there, his GOAT team, of course, two Hello, sides that looked very Assalamualaikum. fierce कैसे हो yesterday. सबके सब? We are back. तो आज बहुत ही ज्यादा मजा आना है. स्मैश रूल है, कुछ भी हो सकता है. 108 पॉइंट है, 118 पॉइंट से ऊपर करेंगे तो टपाटप सीन हो जाएगा. कैसे हो सबके सब? नमाज पढ़ रहा था यार, नमाज पढ़ रहा था बस. कैसे हो सबके सब? Yesterday, Aurora towards the मैं थोड़ा सा सेटलमेंट कर लूँ अपनी चीजें. ओ माशाल्लाह है, किसी ने अनसब्सक्राइब किया यार. If the moon is dead. Of the age-old adage of the tortoise and the hare, Max, because they went for a slower, strategic gameplay style, but just kept getting the wins. Yeah, 3 wins on the day. How do you do that for TT Project, right? Just crazy consistency when they did. यार ये बंदे क्या चीज है. Yeah. So that amount of consistency is looking really strong. And actually, you can see on the elimination spread between, the point spread between eliminations and placements, they still got a decent amount of elims yesterday. So it seems like TT Project is back in full swing today, which I'm very, very happy about. As we go on to the second page. ये टीम नहीं यार, अभी आज अनाउंसमेंट नहीं हो रही. पता नहीं क्या वो कह रहे हैं कि अभी नहीं है अनाउंसमेंट. मैंने ब्रॉडकास्ट में बताया आप लोगों को. अगर नहीं पता तो आप जाके मैं ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं ज्वाइन करते यार. Such an insane start today. We're talking 20 elimination, chickened in on Rondo, followed up by then consistent results on Arango and maybe Miramar. अच्छा चलता हूँ. बहुत बुरा ही मजा आना है आज. बहुत ही ज्यादा मजा आना है. बहुत ही ज्यादा मजा आना है. आज होने है भाई मौत का नंगा नाच. टपाटप वाला सीन होना आज. इतना हार्ड चीजें हैं ना. ये क्या चीज है? रेफल भाई लीड कर रहा है. रेफल लीड कर रहा है MVP को. Squads looked yesterday, but we can discuss that as the day progresses, and maybe Rondo changes our mind a little bit. रख देता हूँ इसको साइड पे कहीं रखता हूँ. रेफर 2.66 फोक्सिन यूजन टॉप का डैमेज देखो भाई साहब. 58 5839 डैमेज है इस लड़के का. This caliber is a crazy statement. And by the way, I did a bit of background research here, Jackie. Reefus is the only ज़्यादा ना मैं माइक को ना मिड में रख सकता हूँ कि Aurora Gaming आवाज मेरी प्रॉपर आए. Like Ziol got PMGC MVP, Top got PMGC. पर वैसे मैंने ना इसको इस तरह से कर लिया था थोड़ा सा. ये चीज ऐसे ना आवाज ना क्लियर आती है बाय फेस. कैसे हो सबके सब बॉयज? I'd say he deserves it, man. He's looked so good individually, right? And I think more so than ever, he's not just looked like a bit. Join quick sports update. Join quick update. वही मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है. फटाफट ज्वाइन करो यार अपडेट को. अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो किस चीज का वेट कर रहे हो आप लोग? मैक्समैन ब्रो आप क्यों नीचे आ रहे हो? I think this is definitely going to be called the Aurora pre-show for day 3 of the grand finals. But also, if you want to get yourself some cool loot right now, you can do so by scanning the QR code or entering the code on the official. अभी के लिए नीचे रख लेते हैं ना. ये एनसी टीम अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई. मैंने इंस्टाग्राम पे बताया ब्रो. अभी जस्ट अभी बताया. अभी बताया मैंने आप लोगों को. ज्वाइन है भैया. लव यू ब्रो, लव यू. जिसका ज्वाइन है उसको मेरी तरफ से 2 अदर टॉफियां. So you want to stay tuned for that one. I heard there's maybe a PP Bison coming up very soon. So PP Bison. There we go. That's what I wanted. Thank you. Yeah, that's it. It just makes me happy. It's a good start to the day. The Bison. 64 bullets of pain in some installments. For what it is, though, Max, you're right. There will be a lot to give away today, and there will be a lot to win. Not only for the viewers at home, but for the teams themselves. Now, we've got a few more bits we'll discuss as well in terms of some of our predictions, overall head-to-head, stuff like that. Try and set the scene a little bit for some of our viewers and give them some better context of, in reality, kind of what we've seen over the past few days. So let's delve into that a little bit and start off with our head-to-head teams. This, of course, is Aurora Gaming. TYSON bro, prediction मैंने बताई हुई है इसकी. अरोड़ा चैंपियन बनेगी. क्या सीन, क्या लगता है कौन जीतेगा? यार अरोरा गेमिंग जीतेगी इंशाल्लाह भाई. एनसी का रोस्टर बताओ यार. नहीं पता ब्रो, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ.
ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा, मैं देखूंगा फिर ही तो आपको बताऊंगा, समझ रहे हो? नहीं तो आज मुझे पता लग जाता ना, मैंने आप लोगों को फटाफट बता देना तब, फटाफट। लेकिन मुझे पता नहीं लगा, मुझे मैसेज आया कि आज अनाउंसमेंट नहीं हो रही। आई थिंक मे बी थोड़ा सा ना वो चीज़ों को थोड़ा सा प्रोफेशनली मजीद लेके चलना चाह रहे हैं, होती ना एक रोस्टर अनाउंसमेंट दिस एंड दैट, जो थोड़ा सा कंटेंट है। वैसे मैंने हाइप जितनी मैंने बना दी है ना, उनको हाइप बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है ना, टाइसन भाई ने फुल हाइप बनाई हुई है उनकी। जितनी मैंने हाई पीएनसी के रोस्टर की बना दी ना, इतनी मैंने पीएनजी साउथ एशिया की भी नहीं बनाई अभी तक। पीएनजी साउथ एशिया की बनाएंगे फुल हैवी किसने का सीन। एजेंसी में पाकिस्तान की टीम है फलक है कि रुशान लॉर्ड क्रिप्टो, जो बात है क्रीनो पबजी बो। या जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ऑलमोस्ट वही होंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। मैक्सिमम एक आधा प्लेयर चेंज हो सकता है। फलक तो आईक्यू वगैरह ये तो होंगे, मे भी फलक आईक्यू का कॉम्बो उठा लें, या आईक्यू फलक का, या हुज़ैफा फलक का, या आईक्यू हुज़ैफा का। मे भी आईक्यू फलक के साथ ही हो जाएंगे, मे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जितना लैन का एक्सपीरियंस आईक्यू फलक को है ना, इतना वो उनको नहीं है टी2 को और हुज़ैफा को। जफर ने तो अभी तक एस टायर इवेंट भी नहीं खेला हुआ, उसने ए टायर इवेंट तक खेला हुआ है, लैन इवेंट ना प्रॉपर्ली। And the reason why I put Rufus here is not really to talk about Rufus himself, because I think we talked about already a lot about Rufus and Aurora, but over to Ruzin Boss in particular, the fact that his team, 27 plus, are in 13th position, and yet he's putting up such good numbers individually that he's somewhat competing with Rufus for the 25 और रुजन भाई 27 का प्लेयर है, और 27 देखो कहाँ पे बैठी हुई है, और ये लड़का 23 एलिमिनेशन करके हैश 2 पे है। 23 नॉकआउट 23 एलिमिनेशन। सर्वाइवल टाइम थोड़ा कम है क्योंकि इसकी टीम सर्वाइव नहीं कर रही प्रॉपर्ली। बाकी एलिमिनेशन कंट्रीब्यूशन देखो, टीम के अंदर 59%। एक आपका प्लेयर अगर 60% आपकी टीम को कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी तीन प्लेयर क्या कर रहे हैं? तीनों प्लेयर हन्नो हैं भाई, आप टीम चेंज करो, या आपकी टीम के अंदर एक आधा प्लेयर अच्छा लेके आओ। समझ रहे हो इस बातों को? भाई कल ऑलमोस्ट 12-13 किल किए हैं इसने, अपने लड़के ने, रेफर्स ने। Exactly, someone to pass the baton to and back him up a little bit, because as an individual he has looked red hot. We've seen so many opportunities where this guy shined throughout every stage of the competition, and it's odd because it felt like that power level was consistently increasing for the roster he's on as well. 27 plus, it looked like they were getting better and better as we came into the finals. That's petered out a little bit. Maybe just having these top 4 squads back in the competition, it's made them feel a bit more uncomfortable, but it's not been there in the same manner. And it's crazy, isn't it, how with him just sporting such a large total tally of overall eliminations, his average is on the lower side, Max. So he's getting a lot of work done very early, but like you say, the team just isn't able to make it late into games, which with limited opportunities left to impress today, will it just be the Ruzin show rather than 27 plus, I suppose? Yeah, he's just like a butterfly. Doesn't live very long, but he does a lot while he is in the lobby. Very efficient indeed as an individual player. And there's a lot of really strong players, right, from Uzbekistan, so maybe we're going to have a bit of a roster mania happening throughout 2026 to really build that super team from that region, which I think is possible. I mean, you've got other great players like Molodoy. You also have yourself Groza, right, that we saw perform really well last year in PMGO, and he's also got some really good banging moments this event. So I think that if we maybe ऐसी टीम अनाउंस कब होगी पता नहीं यार, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ यार कब होगी। मैं खुद ही कंफर्म कर रहा हूँ। वैसे उन्होंने ये बताया कि आज नहीं हो रही, फिर के लिए मुझे इतना ही पता कि आज नहीं हो रही। Today top 4 team, my prediction, okay.
What is your prediction? Every stage we've seen the Max, even going as far back as the Eastern European Club Open, they were the big boys. Really were the big boys back in that stage. But I want to give you a bit of a glimpse into their results of the last 2 days. Chicken dinner on match number 3, 6 eliminations, followed up by 9th place, followed up by a chicken dinner, followed up by 7th place, followed up by a podium finish with 12 elims, followed up by a 5th place, followed up by then a chicken dinner. This is a very topsy-turvy team. It's like a roller coaster. When you're watching GOAT team, you never know which one you're really going to get. रुशान कंफर्म टीम में है, नोकी की वीडियो से पता चला। क्या बात है, रुशान तो खेलता ही रहता है नोकी के साथ। नहीं अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं। बस अपनी अपनी आप लोग प्रेडिक्शन बताओ ECCA को। अब ENC की छोड़ो, ENC की अनाउंसमेंट आज नहीं हो रही तो मजीद उस तरह को ना लेके चलो चीज़ों को। MUCB has been such a pivotal piece in their consistency on maps like Erangel because he will just bully you with that hovercraft, but it's the setup of how he plays off his teammates as well, right? Even if he's using it to sort of pincer players, he will keep आज मीना का लीग स्टेज का लास्ट डे है। यस बॉयज, ENC की ENC की जान छोड़ो और ECCA पे फोकस करो, जो अभी करंटली हम वाच पार्टी करने आए हुए हैं। ENC की आज रोस्टर ने डिलीट कर दिया, आज नहीं हो रहे हैं। सेटिस्फाइंग है ब्रो, मैं आपको ऑलरेडी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने कोई भी फजूल बात की तो मैं आपको टाइम आउट दे दूंगा, सीधी बात है। छह मैचेस हैं अरोरा गेमिंग को। इमेजिन करो पहले मैच में वो 10 पॉइंट से ऊपर निकाल लेते हैं क्योंकि रोंडवा निकल जाएगा, दूसरे मैच में चिकन करते हैं, अगले 4 मैचेस होते ही नहीं है। ओए होए 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 होए, घंटे में टूर्नामेंट टंटना एंड हो जाएगा। मुझे नहीं पता ब्रो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता होता प्लेयर्स के बारे में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका होता। बस आप बताओ 6 मैचेस है, किस मैच तक जाएगी बात, किस मैच तक? ऑफिशियल अपडेट आया क्या भाई? कोई नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया यार ऑफिशियल अपडेट, बस यही ऑफिशियल अपडेट आया कि आज अनाउंसमेंट नहीं होनी। लकीली यही ऑफिशियल अपडेट आया। If they get 3, 4, 5, the chances of them already making it in the Smash Zone in match game, in match 1, sorry, is going to be through the bloody roof. So looking at Aurora, 3-4 टीम अच्छा कंपटीशन दे रही है PMSL वाली, चस नहीं आ रही, चस नहीं आ रही लिटरली भाई। आप EECA आई थिंक आप प्रॉपर्ली देख नहीं रहे, इतने मजे के मैचेस हो रहे हैं। स्मैश कितने 118 पॉइंट पे, स्मैश रूल 118 पॉइंट पे बॉयज, 118 पॉइंट्स करने के बाद किसी भी नेक्स्ट मैच में अगर चिकन हो जाता है तो होगा चैंपियन उसी टाइम अनाउंस। तो बहुत ज्यादा ना चस आएगी, आज चस आएगी। अनाउंसमेंट कब होनी फिर ये नहीं पता यार, ये आज होनी थी 3 बजे लेकिन नहीं हुई। अब वो देखो कब करते हैं, उनके ऊपर ही है, जो उन्होंने मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। maybe get into the Smash Zone. Do you think there'll be much of a change from our other squads around this? बॉयज आप लोगों को बताओ क्या अरोरा गेमिंग चैंपियन बन सकती है, और MVP प्रेडिक्ट करो क्या टॉप का जो रिकॉर्ड है, लाइक जो बैक टू बैक MVP जा रहा है रीजन टूर्नामेंट से मोस्टली, वो अब जाके रेफर्स अपने नाम कर पाएगा। बिग फैन, लव फ्रॉम नेपाल, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर ब्रो।
maybe a 20-point gap to close, and they literally have nothing to lose towards the bitter end of today. Maybe go for a message on like outside of that. I don't expect it to happen. Okay, दागिस्तान नाओमी के 22 किल हैं, फ्रीजर के 17 हैं, प्रीपोर्ट के 12 हैं, जतीरा के 8 है. वाई जतीरा के 8 किल क्यों है? बिकॉज ही trying to kill Deng to अपने प्लेयर्स, तो जिस वजह से वो चाह रहा है कि भाई मैं किल ना ही करूं. ब्रो आगे करो. तीसरे मैच तक जा सकता है या चौथे. ओके आगे करो. ये पीछे है स्ट्रीम मेरी. ओके लोडिंग आई हुई थी शायद. प्लेबैक स्पीड बढ़ा दिया. जी जी वो आई थिंक लोडिंग आ रही थी ना स्ट्रीम पे, जिसकी वजह से ये हो रहा था. कर दिए मैचिंग कर दिए. थैंक यू बताने के लिए. मैच स्टार्ट होने जा रहा है बॉयज. पहला मैच पीएमजी साउथ एशिया फाइनल इस्लामाबाद में क्यों नहीं हुआ? मुझे इसका प्रॉपर्ली रीजन तो नहीं पता, लेकिन मैं मेनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन बता देता हूँ. पाकिस्तान में कोई भी क्रिटिकल या पॉलिटिकल इशू होता है तो सबसे पहले इस्लामाबाद बंद होता है, सबसे पहले इस्लामाबाद का इंटरनेट बंद होता है, सबसे पहले इस्लामाबाद की रोडें बंद होती है. तो सेफ सिटी को साइड पे रखते हुए लाहौर प्रेफर किया गया. इसलिए मजीद मुझे आइडिया नहीं है क्यों, क्या रीजन है. इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ थिंकिंग. टाइसन ब्रो आज बहुत लोगों फाइनल है. मीना रीजन तुर्की. मीना का फाइनल नहीं है, मीना के लीग स्टेज का फाइनल है. तुर्की का, EECA का, वेस्टर्न यूरोप का, अफ्रीका का, नॉर्थ अमेरिका का, नहीं अफ्रीका का, सॉरी अफ्रीका का. 4 टूर्नामेंट्स के फाइनल्स हैं. 4 टूर्नामेंट्स की. भाई मेरे PUBG ID फोन नंबर अनलिमिटेड कैसे करो? नो आइडिया ब्रो. कोई भी जो भी आज फजूल बातें करेगा उसको डायरेक्ट मैं टाइम आउट दे दूंगा. किसी को वार्निंग, किसी को कुछ नहीं मिलेगा. मैं आज पहले बता रहा हूँ, मैं आप लोगों की किसी की फजूल स्पैमिंग वगैरह नहीं बर्दाश्त करूंगा. टीटी के कितने किल हैं? न्यूज़ के या ये बार बार बेचारा के किल आते. न्यूज़ के 13 किल थे, 18 किल थे. मैच स्टार्ट कर दो प्लीज, मैच स्टार्ट कर दो. ब्रो आदि कास्ट कहाँ है? नो आइडिया ब्रो. वो उर्दू की कास्टिंग करता है, वो इंशाल्लाह करेंगे PMG साउथ एशिया के अंदर कास्टिंग. So it's kind of incredible when you think about the fact this is a team that does have so much to be excited about in terms of firepower, and we haven't needed to see it. It's a weird contrast considering how well they've been doing. Let's move on though as well to Avalanche team. Now again, we're talking about rosters that have talent across the board. This is one of them. I feel like effectively every name here, Max, at some point has had a show-stopping player. No Tommy's on the lower end there, but he's still been very proficient for this team. More so than ever, though, I think we got to give that shout out to Molodoi, who has looked very talented throughout every stage we've seen in terms of how he's approaching fights. Now supported by both Grozer and Butcher. अरे सिवाय रूस से कोई नहीं जीतेगा आज. बहुत चांस है, टफ कंपटीशन है. हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं भी जीत भी सकता है. 17-17 12-9. वालेकुम अस्सलाम सलाम ब्रो. भाई चलो भाई आता हूँ इंडिया में. मोबा के फाइनल मैच है लास्ट गेम में. आता हूँ जब तक. और इंडिया में HOK के मैचेस हो रहे हैं ना. यस एसएटीएल तो क्वालिफाई हो गया. एसएटीएल वर्सेस किसका फाइनल है वैसे? Yeah, actually, a 20 elimination chicken dinner bomb could actually get them close, if not possibly even. स्क्रीन ब्लैक आ रहा है ब्रो. ये आपका इंटरनेट इशू आ रहा है इसलिए स्क्रीन ब्लैक है. वालेकुम अस्सलाम सबको. तुमसे कोई गेम क्रिएटेड सवाल पूछे या नहीं पूछे? ब्रो कंपैरिजन सवाल नहीं पूछना, ये बेहतर है या वो बेहतर है, ENC के सवाल नहीं पूछना. जो सवाल पूछना सिर्फ एक मैसेज करना है. मैंने जवाब देना हुआ मैं उसी टाइम दे दूंगा. स्पैमिंग नहीं करनी. सली कैमरे ब्रो आप अपना इंटरनेट सही करवाओ अगर आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है तो.
मैं ऑलरेडी एक चीज़ बता चुका हूँ कि ब्रेक दे दी। व्हाट द हेक ब्रो, इतनी देर से कासिन सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैच जहाँ स्टार्ट होने 10 मिनट की ब्रेक दे दी। हाउ, ये क्या किया है? नो ब्रो नहीं हुई, वो वैसे ही शुगर लगा रहे हैं। योर फेवरेट टीम एक्सेप्ट अरोरा इन ECCA? यार मेरी फेवरेट टीम है दागिस्तान आती है। यार ये क्या किया है यार? मीना में नहीं नहीं, मीना में KHK निकाल जाएगी। टॉप 6 स्लॉट्स हैं। छोटू खेलेगा ना फाइनल्स। आज तो वैसे भी लीग स्टेज है तो आज इतना नहीं होगा। छोटू ने फाइनल्स खेलना ना, फुल चस्से आएंगे। 11th को ब्रो, 11th को कल ट्रेवल करेंगे टीम्स। चलो चलो, ये कौन सा मैच है भला? अच्छा, ये 2v4 था जो। ठीक है, पीटी का चिकन था ये आई थिंक। डिवाइस मिल गई? नो ब्रो, डिवाइस ऐसे थोड़ी मिलेगी। डिवाइस तो लैंड यूनिट में मिलेगी। जो टीमें उन्होंने खुद ली होगी तो शायद उन्हें मिली हो। जो पबजी मोबाइल वाली है ना ऑफिशियली, वो तो उनको वेन्यू पे ही जाके मिलती है। हम्म। यार कितनी लंबी ब्रेक दे दी यार, कितनी लंबी ब्रो। तो चलो कहते हैं बर्थडे होते हैं ऐसे वैसे, तो ब्रो होने दो ना। जो लोग कहते हैं उनका मुंह तोड़ दो आप जाके। ये डॉग साहब का ये लग जाता ना शॉटगन। ऐसे यहाँ रोड़ा ने बड़ा गंदा हगाता है इस जगह पे। दो बैक टू बैक गंदे ही गए थे मैच। वो एंगल वाला डिप के अंदर, लेकिन फिर भी वो हैश 1 पे फिनिश आउट किया था उन्होंने। भाई बड़ी बात है, 2 मैचेस बुरे होने के बावजूद। ब्रो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो रहा हो, आप काम से काम रखो सारे, और फजूल बात ना करो प्लीज। विदाउट प्रैक्टिस न्यू डिवाइस, यार नहीं होगी तो सिंपली प्लेयर्स अपने पैसे खर्च करे, डिवाइसेस ले। पबजी वाले उनको वेन्यू पे डिवाइस दे सकते हैं, आप पहले तो डिवाइस दे ही नहीं सकते उनको एटलीस्ट। नो ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होता। यार जल्दी करो यार, what's taking so long time bro? ब्रो मैंने ऑलरेडी आज वार्निंग दे दी हुई है, कोई भी फजूल बात नहीं करेगा आज। बस मैचेस एंजॉय करो और मुझे मैचेस एंजॉय करने दो। ये 1v3 था इसका आई थिंक। हाँ यार याद आया, ये कौन सा मैच था भला? ये मेनोमन का मैच था ना? हाँ, आपका भाई एक रील ही अपलोड कर दे जितना प्राइस। ब्रो PMGC की भी डिवाइसेस पहले नहीं मिलती, ये तो फिर रीजनल इवेंट है। PMGC की भी डिवाइसेस पहले नहीं मिलती।
वालेकुम अस्सलाम आसिफ ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो? वो कौन सा मैच था? 11 था आई थिंक। ये मिरामर का कौन सा मैच था बोला? ये था शायद। पीएनजी फाइनल का सबसे आखिर में क्यों है? नहीं नहीं, पीएमजीओ सी उससे भी आगे है ब्रो। नेपाल बांग्लादेश की टीम कब आएंगी? 11 को आएंगी। ये टीम मुझे नहीं आइडिया कौन सी टीम कौन से फोनों पे मोबाइल खेलती है। यार रुको यार, मैं एक क्लिप काट रहा हूँ। आई थिंक यही था। यार ये कौन सा था, अगर किसी को पता, जो मिरामर का 1v3 किया था इस लड़के ने? क्रिप्टो एंड्रॉइड पे है, बाकी पता नहीं। ब्रो मुझे आइडिया नहीं होती गेम की साउंड कितनी रखनी होती है। मुझे ऑडियंस जैसे कहती है मैं रख देता हूँ। अगर साउंड कम आ रही है तो मैं बढ़ा दूंगा आज। अगर साउंड कम आ रही होती है ना, मैं आज बढ़ा दूंगा, इश्यू नहीं है। वो आप लोग जैसे कहोगे मैं एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ना जो रियल टाइम है ना, मुझे साउंड कम आ रहा होता। मेरी हैंड फ्री का इश्यू है थोड़ा सा। यार ये कौन सा मिरामर था जो 1v3 इसने किया था यार? ये वाला है शायद। शायद यही वाला था। नहीं ये नहीं था। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू स्ट्रीम। रोंडू था? नहीं नहीं, वो रोंडू की बात नहीं कर रहा मैं, मिरामर वाले मैच की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मिरामर था ना, कौन सी टीम थी, कौन सी टीम थी जिसके ऊपर किया था? मैं तब से वही ढूंढ रहा हूँ। फर्स्ट मिरामर ही मैंने ओपन किया हो वैसे तो। कौन सी टीम थी बोला वो? आई थिंक एवलेंस थी। हाँ एवलेंस थी। एवलेंस ही थी। आई थिंक एएल वालों ने किया था मे बी। एवलेंस कहाँ पे है? एवलेंस वेयर इज एवलेंस? एवलेंस 4th नंबर पर, ठीक है। नहीं एवलेंस पे नहीं किया, एवलेंस पे नहीं किया। एवलेंस नहीं थी यार। या कंपाउंड के अंदर फाइट थी, अभी हाईलाइट भी आ रही थी जिसकी। हाईलाइट दोबारा है ना? 11th को करेंगी सारी टीम्स। किस प्लेयर क्लच था यही तो मुझे याद नहीं है। मुझे पता था किस प्लेयर क्लच था, मैं देख लेता। आई थिंक गोड का था या एमिक्स का था। यार ये कहाँ, अभी हाईलाइट भी आई थी थोड़ी देर पहले यार, तो मैं फोकस कर लेता ना थोड़ा सा।
बड़ा मजे का 1v3 था यार। मुझे कल याद ही नहीं रहा। आई थिंक मैच 2 था। 1 में तो मैंने सारी वैसे चेक कर लिया। 2 में तो मैंने डबल स्क्रीन की थी, तो 2 पे हाँ ये है शायद। 2 पे मैंने डबल स्क्रीन की थी और वो उस तरह से था। ठीक है, ये था, हाँ ठीक है। ये आफ्टर लाइफ ने किया था टीम ओजेडो पे। हाँ मैं रिकॉर्ड कर लूँ अब। रिकॉर्ड करने दो वॉइस। यार ये क्या किया मैंने। यार देख लिया मैंने। तैसे खान को कॉल का। नो ब्रो अभी नहीं होना ना उसमें। VCIC 1E4 in the angle was the best moment yesterday. VCIC 1E4 आई थिंक मैंने वो नोट नहीं किया था यार। मैं ना उसको एडिट करूं या ऐसे ही लगाऊं? रुको जाओ जरा। अरे क्यों नहीं शुरू कर रहे यार? एल विंडी ने किया था यार। एल विंडी जैसे भाई जीजी डन नहीं है क्या? जीजी डन है, मेरी डिस्क्रिप्शन में वो है लिंक, आप उधर से कर सकते हो अगर आने कुछ सपोर्ट करनी है तो। हम्म। ये इसी तरह अपलोड कर दूं? सुगल ही सही। एल विंडी PMGO ECA फाइनल्स। यार बैंस की तुम ये क्यों नहीं मैच स्टार्ट कर रहे? व्हाट हैपेंड? वैसे ये आपके साथ से कौन चैंपियन बनेगा? AR गेमिंग, अरोड़ा गेमिंग इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है यही है। बाकी देखो आफ्टर लाइफ, वेयर इज आफ्टर लाइफ, वेयर इज आफ्टर लाइफ। ओहो, विंडी नाम था ना? हाँ विंडी नाम था इस लड़के का। टीवा। लतीवा। और सुनाओ यार बॉयस। एल एल विंडी। सर्वाइवल क्लच।
यार मैं खुद वेट कर रहा हूँ बॉयज, मैं खुद वेट ही कर रहा हूँ, वेट आपका भाई खुद ही वेट कर रहा है। ब्रो हंटर्स गेमिंग के हाईलाइट देखो तब तो। नो ब्रो मैं हाईलाइट्स किसी की नहीं देख सकता, सॉरी। क्या हंटर्स में लिखा अल्लाह अल्लाह पा उनको आला मुकाम दे यार जन्नत में। अफसोस हुआ सुन के। चलो यार क्या कह रहे हैं यार, व्हाट हैपेंड। भाई सीधा कहूँ तो अपनी शक्ल की जगह बी मैच टूर्नामेंट दिखाई, लोग देखेंगे तो बिल्कुल उधर नशे लग रहे। ओके ब्रो, ओके ब्रो, थैंक यू ब्रो। देख लो इस पोड्री नशई ने 20,000 सब्सक्राइबर तक ले आए हो, आप अभी भी बैठे हुए हो यार। आप भी पाउडर पिया करो, हैं? आप भी पाउडर पिया करो ब्रो। अगर नशे इतना कुछ कर सकता तो आप क्यों नहीं कर रहे ब्रो? कब तक पेरेंट्स के पैसों के ऊपर याशी करते जाओगे? मैं क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा यार, मैं खुद वेट कर रहा हूँ यार। मैं मैच ही का तो वेट है, मैच ही का तो वेट है। यार मैं तब तक ना, मैच ही नहीं तब तक आपका भाई ना वो कर रहा है, लाइक रील वगैरह अपलोड कर रहा है, ये तो मैच नहीं हो रहा। मजाक था जानी डोने, हाँ हाँ मैंने भी मजाक किया है, टेंशन क्यों ले रहे हो? यार ये क्यों टाइम लगा रहे हैं यार? क्या मैंने रील अपलोड किए, जाके देख आओ ना। भाई एनसी टीम रिवील नहीं हुई अभी तक? नो ब्रो अभी तक नहीं हुई।
अभी तक नहीं हुई वॉइस अनाउंस। कब स्टार्ट हो यार, मैं खुद वही वेट कर रहा हूँ, वही वेट कर रहा हूँ ब्रो। ब्रो बात को समझो प्लीज ब्रो, ब्रो बात को समझो प्लीज ब्रो। अल्लाह सबको बहुत जल्दी कामयाब करेंगे, आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जरूर कामयाब करेंगे ब्रो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक है ही नहीं है। बस मेहनत, यस ब्रो, मेहनत करते रहो, यकीन अल्लाह पाक पे रखो, डन डन सीन हो जाएगा, डन डन 10/10 सीन हो जाएगा। मायूस नहीं होना, मायूसी इस्लाम में हराम है। तो आपने मायूस लोगों से दूर रहना, उनको 2-3 चंडे लगानी है जो बार बार वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, इनको 2-3 चंडे लगानी है, ठीक है ना। उनको कहना, अगर फिर भी नहीं बात आ रहा, कहना भाई तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, कहना पुत्र तू छुट्टी कर। यार यार 40 के मैच का नहीं मुझे पता, मुझे पीएमजी साउथ एशिया का पता है कि वो 14 से स्टार्ट है, 14 मार्च से स्टार्ट है, ओ 14 मई से, सॉरी। कर दो साल, मैं पूछूं जरा क्या इशू आया है, एक बंदा है मेरा जानने वाला, वो बता सकता है क्या इशू है मनसब्रो का। बॉय मैसेज मारता हूँ इसको, बॉय क्या इशू आया ईसीए में, मैचेस इतना टाइम क्यों ले रहे हैं स्टार्ट होने में। मैसेज ड्रॉप कर दिया उस बंदे को, इस बंदे का मैसेज आ जाता थोड़ी देर तक, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। What about ENC roster? यार I'm also waiting for the ENC roster. They said ENC roster is not announced yet today. That's why we don't leak the roster today. The main is that. तब तक हम कोई गेम ना खेल लें। वैसे मेरा फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे रीजन्स कवर करूं, दूसरे टूर्नामेंट्स में जाऊं, EWC PMGC, वहाँ मीडिया का काम करूं। तीसरी, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, पाकिस्तान में बूट कैम्प बनाऊं, डिफरेंट रोस्टर लोगों को PMWC में लेके जाऊं, PMWC के चैम्पियन बने, EWC की जो टॉप पर ऑर्गेनाइजेशन लेके जाऊं, ब्रांड डील्स आए, अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करूं। दैट्स माय प्लान। जैसे ही आपको बताया, मैं भी कह रहा हूँ टाइसन को पता बैलेंस की, तुम्हें बताता नहीं है टाइसन। डोटा 2।
एएनसी कब टीम रिवील होगी? देखो यार कब होती है। फैजी हाइलाइट्स वाज बेटर देन रजा हाइलाइट्स। नो ब्रो, फैजी तो अब करता भी नहीं। फैजी का चैनल तो आप देख रहे हो अभी। टच भाई, आप भाई कह रहे हो, बोल रहा था टचन अपना लड़का। यस ब्रो। एएनसी टीम कब रिवील होगी? मैसेज ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया। अजय काश हमारा भी ये सब क्लियर होता, क्या करना है? यार मेरा सब कुछ क्लियर है, बस वो बातों बातों में ही क्लियर है, समझ रहे हो? मेरे साथ कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है, इन्वेस्टमेंट। ओहो, व्हाट हैपेंड ब्रो? भाई 16:10 में स्टार्ट होगा पाकिस्तान टाइम है। तो सभी जो लड़के बैन हुए थे वो अलग नेम से दूसरी टीम में खेल सकते हैं? नो ब्रो, नहीं खेल सकते। दे शुड रिवील द स्टेज ऑफ प्लेइंग बिफोर द मैचेस। दे शुड रिवील द स्टेज ऑफ, मतलब समझ नहीं लगी। हाँ, स्टेज जब बनेगा तब वो चीजें अपडेट करेंगे ना। यार आपका भैया, आप टेंशन ना लो। आप लोगों ने अगर ब्रॉडकास्ट ज्वाइन किया हुआ है ना मेरा, आपका भैया आपको ना वो हैवी वाला सीन कर देगा, ठीक है ना? अगर ब्रॉडकास्ट ज्वाइन, ओनली फॉर ब्रॉडकास्ट लवर्स, ठीक है ना? जो मैं इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे है। चैंपियंस चैंपियन वो लगा दूं? चैंपियन प्लेयर में कौन कौन सी टीम रखूं बताओ? प्रिडिक्ट द चैंपियन। एवर टीटी टॉप 4 रख रहा हूँ, टीटी। यार ये थोड़ा फेक हो गया था ये वाला रिएक्शन जो मैंने अभी अपलोड किए ना रील, थोड़ा सा मुझे मुझे खुद फील हो रहा था, थोड़ा सा फेक हो गया रिएक्शन। वैसे देता नहीं, वो पता नहीं क्या इस मोमेंट पे हुआ है। और कौन था? गोट, टीटी रख रहा हूँ, गोट रख रहा हूँ, एओआर रख रहा हूँ, और रख रहा हूँ डी डीजी रख रहा हूँ, ठीक है ना? रख दिया वॉइस। यार आप लोगों का एक मैंने हिसाब लगाया, आप लोग ना बंदे बड़े खतरनाक हो। आप लोगों से डर के रहना पड़ेगा मुझे। मैंने अभी चेक किया है, 6:10 पे स्टार्ट होगा, देख लेना मेरा भी बंदा। मीना, पीएमजीओ मीना की बात कर रही है? तो पीएमजीओ ईसी है ना? सीवन फॉल फ्रॉम, यस सीवन। बहुत बुरा डे था, डे 2 उनका बहुत ज़्यादा बुरा डे था। बट रिप्लाई नहीं आया उस लड़की का। नहीं आया यार, रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया उस लड़के का मुझे रिप्लाई। मे बी बिजी होगा, मे बी बिजी इन सम इश्यूज। ये उधर ही होता है, लाइक, आहो, समझ रहे हो? यार आज बताओ, आज हो जाएंगे हमारे फिर? क्या लगता है बॉयज, आज हो जाएंगे हमारे? भाई यही है बोला है, सी ईसीसी का बोला। ओके, इनको स्टेट रिवील करना चाहिए वीडियो बना के मैचेस का एक दिन पहले। क्या कर लोगे यार स्टेट रिवील करके? क्या कर लोगे हमला भाई, मुझे थोड़ा गाइड करो ना। लाइक स्टेट रिवील कर दें और आप मैचेस से पहले देख लो तो क्या हो जाएगा? लाइक क्या, आप क्या थिंकिंग क्या है, लाइक मोटिव क्या है इस चीज़ का? सेटिस्फाइंग हब ब्रो, मैं आपको टाइम आउट दे रहा हूँ ब्रो।
5 मिनट का। भाई आपकी लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन नहीं आया था, खुद सर्च करना पड़ रहा था यार। मेरी लाइव का ऐसा ही है ब्रो, मेरी ना वीडियोस का नोटिफिकेशन जाता है ना लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन जाता है, ये थोड़ा इशू है। हम्म, भैया अच्छा, साइलस वाइल्ड सीईओ एंड एरन तुर्की एनसीटी। अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, पहली बार कोई स्ट्रीवर हो रहा नहीं, इम्पैक्ट क्या जाएगा लाइक, क्या इम्पैक्ट किस चीज़ का जाएगा, मुझे बात समझ आए ना आपकी, ताकि मैं थोड़ी सी ना साइकोलॉजी समझूं कि आवाम क्या सोच रही होती है। लाइक क्या इम्पैक्ट जाएगा पहली बार, लाइक अगर मैचेस से पहले ये सारा कुछ हो गया एक दिन पहले, तो अगर आपकी बात पे दम होगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ को कंसीडर करूँगा और आपके लिए एफर्ट करूँगा। हम्म। भाई सेट कोरोना से यार, मैम मुझे नहीं पता ना ये कैसे इशू है, ये पता नहीं क्या इशू है, मुझे खुद नहीं समझ आती है ब्रो। यार कह तो रहा है शाह शाह ब्रो, कह रहा है 6-10 पे होगा। टाइसन किसने डिफेंड किया ब्रो, किसने डिफेंड किया, थोड़ा सा जुबान तहम्मुल से इस्तेमाल करो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट वे में। किसने डिफेंड किया मुझे पता लगे ना आपकी। आओ 1-to-1 टॉक करते हैं रिडार ब्रो, अगर डिस्कॉर्ड आ सकते हो ना डिस्कॉर्ड आ जाओ, 1-to-1 टॉक करते हैं लाइव स्ट्रीम पे हैं। वैसे भी मैंने टीम बनाई है सीएम क्लच मोमेंट्स ओनली भाई, बताओ नेम कैसा है उसका, सही अच्छा नहीं है रिडार ब्रो। वेलकम टू द चैनल, अगर नहीं हो तो अगर 1-to-1 टॉक करनी आ जाओ, बैठते हैं स्ट्रीम पे डिस्कॉर्ड पे, लिंक सेंड करूँ आपको। थोड़ी सी आपकी सुने चीज़ें वगैरह जो आप कहना चाह रहे हो, कुछ मैं अपनी सुनाऊं। वालेकुम अस्सलाम। टाइसन भाई देख लो अगर 6-10 पे, भाई आज तक मैंने अपने लिए कोई यूसी नहीं लिया, मैं कहाँ से गिफ्ट करूंगा यार, मैं अमीर बंदा नहीं हूँ ब्रो, आप गलत बंदे की स्ट्रीम देख रहे हो। ऑन डा ब्रो आने, मोस्ट वेलकम, मुझे इंस्टा पे आप मैसेज करो, अभी मैं आपको डिस्कॉर्ड का लिंक ज्वाइन करता हूँ ऑन स्ट्रीम, थोड़ी 1-to-1 टॉक हो जाती है आपकी और मेरी इस बात पे। जितना मैं गंदा हुआ हूँ ना, हर साइड से, मैनेजमेंट साइड से, अवाम साइड से, इतना आई थिंक कोई न्यूज़ वाला गंदा नहीं हुआ होगा। कब स्टार्ट हो रहा है यार, मैं खुद वेट कर रहा हूँ कब स्टार्ट हो रहा है। रडार ब्रो किधर गए हो, मैसेज तो रिप्लाई तो करो मेरी बात का।
डिस्कॉर्ड आ जाओ यार, 1-to-1 टॉक कर लेते हैं आपसे, थोड़ी बातें सुन लेते हैं आपकी, थोड़ी अपनी सुना देते हैं। आके जो गिले शिकवे हैं एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो ऐसे भाई आपको पता है इंडियन टूर्नामेंट के स्टेजेस की वीडियो पहले रिवील हो जाती है तो ताकि हाइप बना, हाँ हाँ वो नहीं पहले रिवील नहीं होती, वो उसके उसका वो पूरा कंटेंट होता है, वो रिवील उसी दिन लाइक उसी मोमेंट पे हो रही होती है पहले दिन। लाइक अगर वो बनाने वो बनाने की ना लाइक मेन्यू बनाने की वीडियो बनाने बड़ी कमाल की चीज़ करते हैं वो बहुत कमाल की चीज़ है। मैं उसको लाइक एक्सेप्ट करता हूँ, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि वो उस तरह के ना एडिट्स बना सकूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक आधा दिन पहले जाना पड़ेगा और ये अलाउ नहीं है मुझे जाना। भाई आपने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों ने गंदा कहना शुरू कर दिया प्लेयर्स? यार मैंने कुछ नहीं किया, लोगों को ना लगता है कि लोग ना मीठी गोली सुनना पसंद है। और आपको पता है आप टाइसन भाई मीठी गोली नहीं है, टाइसन भाई के दिल में जो है, जुबान में कुछ जो है वो ही है सबके मुंह पे, ठीक है ना। कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भाई अवाम क्या कह रही है, या वो उसका दोस्त है मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो ये हो जाएगा, या वो मुझे पैसे दे रहा है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। भाई मुझे लोगों को नहीं पता होगा, मैच स्टार्ट हो गया, मैं छोटी सी बात पे अपनी बात खत्म करता हूँ। लोगों को नहीं पता होगा पीएसएफ का मैं आई थिंक कास्टर था 2023 में, आई थिंक 23-24 में आईएसएफ के मैच, वो मेरी चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी पड़ी होगी है, जहाँ पे आई 8 क्वालिफाई हुई थी। तो वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन थी पीएसएफ की, वो स्लॉट सेल कर रही थी। मैंने उनकी जितनी मारी थी ना लाइव स्ट्रीम के ऊपर, इवन के मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनसे काम के पैसे भी लिए हैं, लेकिन मैंने उनकी बहुत ज़्यादा की थी इस मैनेजमेंट की। लाइक उन्होंने भी स्टोरी भी किया था, वो जो स्लॉट थी वो मिली थी, वो स्लॉट मिली थी अनबीटेबल्स को मिली थी, यूएनबी को मिली थी, वो स्लॉट मिली थी यूएनबी को। लाइक वो फाइनल की 15 टीमें क्वालिफाई करवा रहे थे, एक स्लॉट शेयर कर रहे थे। इवन कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन भाई मुझे पता गलत हो रहा है, बाहर में गए ऐसे वैसे। मैंने यूएनबी को वो स्लॉट मिली थी, उन्होंने सॉरी भी किया था, इवन कि वो पाकिस्तान की ऑफिशियल ई स्पोर्ट फेडरेशन थी। मुझे कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता कि भाई मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ मेरा रिज़्क अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, मेरे लिए जो जहाँ डिफेंड करना आता मैं डिफेंड करूंगा, जहाँ नहीं करना आता मैं बोलूंगा, चाहे वो प्लेयर है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स है, जो मर्जी है, सीधी बात है, बात खत्म। चलो यार मैचेस पे फोकस, That could actually लेट्स be गो। a point, but we'll stick with what we've got on screen for now. This is the champion Esports inside of Neox Factory, garnering some early loot to play with, up against 27 plus. Nade thrown over towards Aslan Boy. Kino, look at the moves on that. Comes in like a very aggressive bunny rabbit with a shotgun, Max, and slays Aslan Boy. ब्रो आज से मैं किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने एक भी पोस्ट नहीं लगाई पीएमएनसी के प्रोडक्शन पे। क्या क्या पोस्ट लगाते, क्या एक्सेप्ट कर रहे थे, लाइक क्या मैं पोस्ट लगाता, समझ आया ना मुझे। आपने अगर मेरी रील नहीं देखी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, स्क्रॉल करो कुछ और making the cross from these warehouses to the main किधर गई factory है? portion is always incredibly tough to execute unless Arcred get busy with Vicious. You can see on the mini कहाँ map गई है यार वो top रील? side of your screen. ये रील देखो जाके बॉय, ये रील ध्यान से देखो, इसमें वेन्यू देखो प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन है ना असफन भाई या पाकिस्तान मैनेजमेंट वाले नहीं कर रहे थे अपने ये दिमाग में पल्ले में दिमाग। मेरा बड़ा अभी वैसे मेरा हो रहा है, मैं रील बनाऊं इसके ऊपर, जितने लोग पीएमएनसी की ले रहे हैं ना कि प्रोडक्शन ऐसी वैसी, वो पाकिस्तानी वाली मैनेजमेंट कर ही नहीं रही थी, वो की काउंट ही नहीं है। तो आप लोग क्यों पाकिस्तान को जलील कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो मैं क्यों बात करूं? मैं हाँ अगर वो अपने होते तो मैं कर भी लेता, मैं उन नेपालियों को तो नहीं कह सकता भाई ये हुआ वो हुआ, सीधी बात है। चलो यार फोकस अब मैं मजीद किसी का जवाब नहीं दूंगा। मीत वाले पर आपने बहुत स्टैंड लिया, यस ब्रो स्टैंड लिया था तो सारा कुछ हुआ था, नहीं तो भाई मैं मीज वाली पर भी इतना गंदा हुआ था हर तरफ से, मैनेजमेंट साइड से भी
मुझे ऑडियंस साइड से भी हर तरह से, लेकिन उधर अच्छा आप लोग ये बात करते हो कि भैया आपने पोस्ट नहीं लगाई प्रोडक्शन की, ये चीज़ें वगैरह नहीं की, तो भाई मुझे ये बताओ जब मीज बैन हुई थी आपके कितने जो आपके जिस स्ट्रीमर्स को आप देखते हो उन्होंने कितने की स्टोरी लगा दी थी, कितनी की पोस्ट कर दी, कितनी की बात कर दी, उनकी दोस्ती यारी खत्म नहीं होती। जहाँ एक्चुअल में बात करनी थी वो इधर भाई लाइव स्ट्रीम पे बैठ के भाई 5-6 हज़ार बंदों के अंदर आप लोग कह देते हो कि ये चीज़ें इश्यू हो रहा है, लैंड इवेंट पे जाके देखो ना क्या फ़र्क हो रहा होता है। वो मैनेजमेंट के अंदर 10-15 शोबे आते हैं, उसके अंदर एक पर्टिकुलर बंदा चीज़ कर रहा होता है, कैमरा मैन को उस तरह से नहीं पता लग रहा है या लाइटिंग नहीं कर रहा है या पहली दफ़ा वो इवेंट कर रहा है तो उसे नहीं पता, तो इसका मतलब ये मैनेजमेंट ख़राब है। In our next, well, again, first game of the Dempsey next, like we just had one. But genuine point though, I'm going to go very analytical mode because these things, again, as I just said, do happen in an esports. I'm not a fancy bro. The fact that not Valor TYSON. चलो यार मजीद बातें नहीं करूँगा यार। I think that this is going to be some good information for them to get like, oh, this happened. We got to try and adjust on the fly. I can tell you right now in the background they're discussing क्या कर रहे हैं यार ये? our strategy because we don't want to get hot dropped by, I think it was 27. आज मैं फुल फोकस है कि आज मैं थोड़ा फोकस से खेलूं। रीहोस्ट हो क्या मैच पता नहीं, मुझे खुद नहीं आइडिया। Avoid any early skirmishes and keep the 3-1 split going. Yeah, but we'll see. We'll see if anything changes then when we come back in. Fingers crossed it'll be ready to go next time. We'll see you in a moment after the break. फिर ब्रेक यार नहीं ना, क्या कर रहे हैं यार, हो गया हो ब्रेक दे दी ब्रो, अभी मैच ही नहीं हुआ 10 मिनट की फिर ब्रेक दे दिया ब्रो। उससे मैसेज करो ना, इंस्टेंट की पोस्ट देखिए आप, उसे जाके मैसेज करो, आप मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो, समझ आए ना? मैं किसी के साथ मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ? मेरे से क्वेश्चन करो मेरे मुताबिक, ठीक है ना, जिसका मैं आपको जवाब दूं। मैंने आपको बोला आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड पर आओ, 1-to-1 मीटिंग कर लेते हैं, 1-to-1 डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ आपकी सुन लेते हैं, कुछ आप मेरी सुन लो। कैसे आपको सिर्फ कीबोर्ड पे मैसेज टाइप ही करना आता है और कुछ भी नहीं। मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे यार। बिलाल मलिक क्या आपने मैसेज किया? डिले क्यों आया? घंटा हो गया। नहीं मुझे नहीं आइडिया ब्रो, अब मुझे पता था, मैं आपको बता नहीं देता डिले क्यों आ रहा है। यार यही है ना, लोग कहते, लोग ना फ्री फायर, मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा, सीधी बात है, लाइटिंग बुरी थी, कैमरा बुरा था, सारा कुछ बुरा था, लेकिन भाई प्लेयर एक्सपीरियंस लैन की सारा कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। जो गलत थी वो गलत थी, जो सही थी वो सही थी। भाई जो मर्जी आप लोग कहते रहो, ठीक है ना। सीन था क्या है, लैन इवेंट पबजी मोबाइल का तकरीबन 4 साल के बाद ऑफिशियल आया है, जो कि बीटा इवेंट है, PMGC 2022 में आया था, अब 2026 में आया। जो फ्री फायर का ना वो हर साल इवेंट हो रहा था। मैं थोड़ी आपको ना थोड़ा सा आपको भाई डिफेंड करा, थोड़ा सा समझाने की ट्राई करता हूँ, अगर आपके पल्ले में पड़ गई। जिस एजेंसी को मिलता है ना, जैसे NGS वगैरह की, NGS जितने टूर्नामेंट करवा रही है ना साल में, हर साल में आई थिंक 1 या 2 लैंड इवेंट होते होंगे फ्री फायर की, मैं इतना फॉलो नहीं करता लेकिन होते होंगे। मसला था क्या, उनके पास जितनी 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 वो चीज़ें करवाते जाते हैं, इवेंट करवाते हैं, उनके पास ना उतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स आती रहती हैं। इक्विपमेंट्स इन सेंस उनकी जो प्रोडक्शन के चीज़ें, उनका एक्सपीरियंस, ये बहुत कमाल, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो चीज़ें हैं, कैमराज, उनकी चेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ना आती रहती हैं, वो फिर जमा होती रहती, इतने जैसे दूसरे बड़ी बड़ी हो, नोडविन को देख लो, नोडविन ने इतने लैंडमेंट करवा लिए, उनके पास इतनी चीज़ें हैं, अपने स्पेशल कैमरेज हैं, ये सारा कुछ है, वो जो प्रेस कैमरेज हैं वो हैं, एक एक चीज़ है उनके पास। सेम NGS भी माशाल्लाह से जितनी सालों से वो एफर्ट्स कर रही है ना फ्री फायर कम्युनिटी में, इतने सालों से उन्होंने अपने रिसोर्सेज बनाए हैं, सारा कुछ किया, उस हिसाब के बाद उनके पास मास्टर क्लास की चीज़ें हैं। और जो पबजी मोबाइल ने जो अभी ये इवेंट आया ना 2000, ये PMNC, ये बड़े पता नहीं क्या, आई थिंक गेम की चीज़ें हैं, और वो चीज़ें, क्योंकि अब हर इवेंट के अंदर आप न्यू चीज़ें और ये चीज़ें नहीं ले सकते। आप प्रॉप्स वगैरह बना सकते हो, लेकिन आप बड़ा LCD या वो जो 20-25 के जो लगे होते हैं या स्टेज का सामान, वो चीज़ें नहीं ले सकते, और ये चीज़ें रेंट पे भी नहीं आप कर सकते। वो एजेंसी या वो जो भी चीज़ें ना, उनके पास स्पेसिफिक वो चीज़ें होती हैं,
कि भाई इस इवेंट में क्या था, अगले इवेंट में हम काम कर सकते हैं इस तरह इंशाल्लाह पीएमजी साउथ एशिया में थोड़ी चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी देखो किसकी फाइट हुई इसी से, अभी नहीं देख रहे यार। यह एएनसी होनी थी लेकिन हुई नहीं है। डॉग पंच फेस टू जोल, क्या बात हम्म, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी यार। चाहे वो फ्री फायर है चाहे पबजी मोबाइल है, मेरे लिए वो ई स्पोर्ट्स ही है, सीधी बात है। तो मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ भाई स्पोर्ट ग्रो, अभी चाहे पबजी मोबाइल के थ्रू ग्रो, टेकन के ग्रो की तरफ से ग्रो, या अपने पबजी ओ फ्री फायर की तरफ से ग्रो, हर तरफ से जहाँ लगता है। यार ये क्या कर रहे हैं। क्या लगता है भाई, क्या हम पीएमजे सीजन 1 के साउथ एशिया यस इंशाल्लाह। ब्रो अभी साउथ एशिया की पूछो, साउथ एशिया जीत सकता है, मेन इवेंट का मैं कुछ नहीं कह सकता। ब्रो आप न्यू चैनल से बना के आते रहो, मैं आपको टाइम आउट देता रहूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। ये मजे की फाइट थी लेकिन ना इधर बड़ा गंदा नॉक पड़ा था इनको, डबल नेट से ना नॉक भी फिनिश भी हो गया था, वो भी नेट भी हो गया। टाइसन ब्रो आई8 का कोई टॉप 3 का सीन है या मुश्किल है? नहीं नहीं सीन है, क्यों नहीं है ब्रो। आई8 इस बार प्रिपेयर्ड है, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। यार मुझे खुद नहीं आइडिया यार, मैं कैसे अनाउंस कर दूं। मुझे खुद नहीं आइडिया यार। मीना खत्म होने नहीं, मीना क्या फाइनल्स लीग स्टेज का फाइनल है ब्रो। एक घंटा हो गया, 1 घंटा क्या 1.5 घंटे हो गया ब्रो। मीना क्या लीग स्टेज का फाइनल्स है, फिर अभी 3 दिन के फाइनल्स हो रहे हैं, वो अगले हफ्ते है शायद। जैसे भाई मैंने आपको जी जी मैंने दोनों, जिससे आपने सब्सक्राइब किया ना, मैंने दोनों को आपको टाइम आउट दिया दोनों से।
नहीं हुई ब्रो। मैंने ये पबजी बैंडिट ब्रो, आपने अगर मुझे मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको मैंने पिन किया, आप जाके ज्वाइन करो, वहाँ मैंने सारा कुछ बताया हुआ। नहीं अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ब्रो, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। यार चैंपियंस ऑफ साउथ एशिया यार, अगर आप मेरे से एज अ स्पोर्ट्स पूछो ना कि लाइक मुझे क्या लग रहा है, मुझे T2K के चांस लग रहे हैं। अगर आप पूछो एज अ पाकिस्तान तो मुझे अपने 40 के चांस लग रहे हैं। अगर पूछो एज अ बांग्लादेश तो मुझे A1 के चांस लग रहे हैं। अब आप सोच लो आपने किस तरह से मुझसे पूछना। यार तब तक कुछ गेम वगैरह ना खेलें यार। बॉयज क्या कहते हो, गेम वगैरह ना खेलने? भाई मुझे बताना अगर मैच शुरू होगा तब तक ना आपका भाई गेम खेल लेता है। विंडो कैप्चर, दिस वन, दिस वन, दिस वन, डेविल, इसको रखे नीचे, इसको कर देते हैं नीचे। ये क्या चीज है? ऐसे कर देता हूँ। ज्यादा आवाज नहीं आ रही इसकी। भाई मैच क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, पता नहीं यार, मैं खुद वेट कर रहा हूँ यार, क्यों नहीं हो रहा। ये क्या चीज है? वो फिट है यार। अच्छा ठीक है, तो मैं जूता कहाँ गया है? ओए ओके, ये तो इजी है। फिटे हाल यार, ये क्या चीज है? चलो। ये कोई तो एक नीचे तो जाएगा। रुको जरा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूं। अगर मैं ओह वो यार, मैं नहीं गुजर जाता, मैंने पकड़ना ही नहीं है उसको। अरे यार। क्या एफ है ब्रो। ओके, भैंस की दूं। ये अगर ये करूंगा ना जंप, ये नीचे चला जाएगा, तो थोड़ा सा लाइक इसने रिवर्स साइकोलॉजी यूज किया, तो मैं जंप करके जाऊंगा। यो आगे बच गया बच गया बच गया। भाई मैच शुरू हुआ तो बताना। वो भैंस की दूं। अरे अच्छा, ये इससे बचना ठीक है। ओए भाग भाग। ओए बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। क्या खतरनाक गेम है भाई, क्या खतरनाक गेम है भाई। इजी ओए हैं। ये रिवर्स है ओके। लेफ्ट कर रहा हूं तो राइट जा रही है, राइट कर रहा हूं तो लेफ्ट जा रही है। ओके ओके। साउथ एशिया के लिए खबीब इन लाइट वेट UFC। यार क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे यार? ओ यार,
राइट जाना लेफ्ट जाएगा, राइट लेफ्ट करूंगा तो राइट जाएगा यार। इजी ब्रो इजी। 2040 इन साउथ एशिया लाइक का लाइट एरिया। अच्छा ये सही हो गया। ओए अच्छा जंप कर रहा हूँ तो वो जंप कर रहे हैं, ठीक है जंप कर रहा हूँ तो वो जंप कर रहे हैं, ठीक है जंप कर रहा हूँ तो वो स्प्रिंग जंप कर रहे हैं यार, ये क्या चीज है। वो इतनी बड़ी जंप। इजी ब्रो इजी। यस भाई की लड़ी हुई है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। 2014 साउथ एशिया से यार। ओए यार ये कितना हो रहा है। अच्छा हर ओरे अगर इसमें पहले वाले में जा रहा हूँ राइट कर रहा हूँ तो लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट कर रहा हूँ तो राइट हो रहा है, अगले में लेफ्ट कर रहा हूँ राइट हो रहा है, उल्टा हिसाब है। ओए होए होए, ये चीज है, ये कोई बटन है? ये क्या चीज है? अच्छा 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 ठीक है। अरे ओके ओके ओके। चल 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 पहुंच गया हूँ। अरे कब मैच शुरू करेंगे? उफ एफ मैन। यार ये कैसे करूंगा मैं? अरे नहीं इसके ऊपर जंप नहीं करना था। तना। यार ये क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे यार? यार आप लोग देख भी रहे हो मेरी गेम को कि नहीं देख रहे? हम ब्रीक हो गया मेरा कैरेक्टर। ओए यार अच्छा तो ये नाइस नाइस। और फिट यार। नहीं यार नहीं नहीं वो जंप करना ही पड़ेगा उसके साथ। मैच स्टार्ट तो नहीं होने लगा। अरे अरे इसमें ये तो आता जा रहा है। अरे यार हो गया शायद। ओके ओके शुरू हो गया पूरा, शुरू हो गया शुरू हो गया शुरू हो गया भाई। भाई वी आर बैक फाइनली, वी आर बैक वी आर बैक। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ओके वी आर बैक ECCA फाइनल्स
लास्ट डे आफ्टर 1 घंटा 35 मिनट के बाद स्टार्ट हो चुका है। साउंड का बताओ, बढ़ानी है, तेज करनी, क्या करना है? आपका भाई बैठा हुआ है, फुल फोकस है मैच देखना, फुल एंजॉयमेंट करनी है, कोई चैट वगैरह नहीं करनी ज्यादा, सिर्फ फोकस, नो क्वेश्चन आंसर, नो Q&A, कुछ भी नहीं। Going to make his way all over Neox. Still, Yulin, a bit of a stretch. We'll see if Aurora, just like earlier, we're going to be stranded as a solo team. But Neox itself going to get a little bit hectic at the start of this match. And again, if you guys just joined the show, thank you for joining the stream. Hello. Mind, Let's go. Threshold for Smash is 118 points. All you have to do is tie it or overtake it, and you will 118 पॉइंट करने हैं और उसके बाद चिकन करना है। 6 matches. Though Neox, indeed, a lot of teams going to commit to it again. Looking at the split play of Vicious, they need to be careful of a potential drop again on that one solo player. इधर कर लेता हूँ, चलो। Okay, let's see if it goes any different. मैच स्टार्ट हो गया, मैच स्टार्ट। Already you can see नाइस, रेफर ने 1 किल उठाया। ओए, अरे रेफर 2 गए हैं, अरोरा के 2 प्लेयर गए हैं। अच्छा, 2 बंदे किल के लिए गए हैं, 2 लैदा रिकॉल पे जा रहे हैं। ओके, नाइस स्ट्रेटजी। वो कह रहे हैं 1 के ऊपर रिस्क लेना है नहीं। बॉय साउंड का बता दो, साउंड सही आ रहा है आप लोगों को? स्ट्रीम का साउंड क्वालिटी लो है, क्वालिटी लो है। मैं अभी देख लेता हूँ क्वालिटी। ओके, क्वालिटी लो थी, यस। 4K कर दिया ब्रो, जैसे आप कहोगे आपका भाई कर देगा। आपका भाई आप लोगों के लिए बैठा हुआ है। ये रिफ्रेश होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन सेट हो जाएगा अभी से। As other teams to drop there all the time, so that was a bit of a risk taken up, and they will take the 2 players down. चलो over on the other side of the map is going to be Mad Esports. और के लोग के लिए यार गोड का चांस है, टीटी का चांस है। हां, ये क्या हो रहा है? Places in a row, Jackie. That was absolutely क्या हुआ आज मेरे? Mad from them, not able to quite convert in What the end. happened to my internet? They want to get in the smash zone early here, Jackie, and take the fight. कर दिया वैसे मैंने। We'll see if it's going to pay off. अगर टॉप 3 में जिसने भी इस मैच का चिकन निकाल लिया, या हाँ टॉप 3 ने, अगले मैच तो बड़े टफ हो जाएंगे। मजा तब भाई 3 टीमों का स्मैश रोल हिट हुआ। ओए होए होए होए, क्या चसानिया। So it's an uncomfortable start for the Vicious, down to just a duo on the periphery of all this commotion that's occurring. Just waiting for that run up टीम नहीं थी क्या? हाँ, कोई टीम बैन हुई आई थिंक। यस, यू थॉट राइट। वो टीम कौन सी बैन हुई है देखना पड़ेगा। Flash onto this and make a boatload of points to start this one off with a backup arriving as well. Rest of TT project there in position, quick to grab the loot. कौन सी टीम बैन हुई है? What more they can do. Ozarok's going down in the meantime as they throw bullets over towards TGM. It's all happening in Neox. This is great for TT. आवाज बढ़ा दो स्ट्रीम का। ओके, आवाज बढ़ा दिया ब्रो। बढ़ा दिया मैंने आवाज। So they were quite low on the loot side of things, but no, the loot just comes right back to them. आफ्टर लाइफ बैन या बैन का नहीं पता, ज्वाइन नहीं किया अभी तक, बैन की नोटिफिकेशन नहीं आई अभी तक मुझे। By champions. And actually, that's on the complete other side of the map, Jackie, meaning TT Project are down to a trio in Neox Factory. This is going to get a bit dicey here, actually. Well, actually, no way, it's champions over here. They also have a split player, Demone, Rinjan. Okay, I was getting confused. That's the thing about the 3-1 split. You're a little bit confused as to what's really happening as the Tomek does find himself banned हुई क्या सीन है? अभी तक बताया नहीं है उन्होंने। Eastern side, inside of Neox. Relatively late once the fight calms off a little bit, which we are at that stage. TT did get the revive on the 15 टीमें हो गई ये बता भी के लिए। Going to get cornered with the JS9. It's just not going to work out. Champions got to make sure they keep क्या लगता है C1 कमबैक करना बहुत मुश्किल है यार C1 And so far, तो 4 हैं और 66 पॉइंट है। 30 पॉइंट चाहिए उनको। रोंडो का बड़ा मैच चाहिए, 15-20 किल्स के साथ फिर जाके वो कवर कर सकते। AL का एक प्लेयर सेकेंडरी डिवाइस यूज कर रहा था यार, पता नहीं क्या मतलब। साउंड गुड है बट ठीक है, खेल रही है। पॉइंट टेबल ग्लिच है। ओके, हाँ AL खेल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 नहीं ग्लिच नहीं है कोई एक आधी टीम एक आधी टीम का नेम इन्होंने मिस किया हुआ नीचे से वॉइस स्ट्रीम का साउंड आ रहा है मेरे साथ वो ओवरलैप तो नहीं हो रहे मैं अभी बता देता हूँ यार कौन सी टीम नहीं खेल and shuts down another man. With how weak they are, they could quickly fall though, and Fleek TGM खेल रही है as they cross the road. हाँ TGM नहीं खेल रही बस बात खत्म हुआ है TGM खेल रही है या वो इधर ना ग्लिच हुआ है कोई एक चीज है अभी मैच पे फोकस करो छोड़ दो सारा कुछ अभी हमारा मेन फोकस है मैच ना के टीम बैन या जो भी सारा सीन हुआ Afterlife, this is typical Afterlife gameplay, going for the third party push. That's a nade though, looking nice nade, क्या बैठ गया उसने. Gonna send him right down on his knees into submission, as now looking to make the crossover, join the skirmish inside of Neox. Things are getting a bit dicey, but at least Champions were able to find some kind of mess. AL के प्लेयर ने टीटी के एक दो प्लेयर नॉक फिनिश कर दिए, तीन प्लेयर नॉक फिनिश. नाइस बन रहा है वो. अरे फिनिश नहीं शहजादे ले सकता था. It is getting a little bit hectic. AL खेल रही है कोई बैन नहीं हुई ब्रो कोई बैन नहीं हुई. जोन सी टीम 118 पॉइंट कर लेगी उसके बाद चिकन निकालेगी वो चैंपियन हो जाएगी. TGM का लीडर बोर्ड नहीं आ रहा अब ये नहीं बता वो क्या हुआ उनको खेल नहीं रही या ग्लिच है या बैन हो गया TGM का. Potentially for the teams above them, it's kind of the dream scenario for Aurora and TT Project to starve out GOAT team from siphoning some of those points and give them a better chance to push themselves into a deep run on this game. Recall utilized there for the TT crew as they'll come back to a full 4-man squad and drop. हाँ 16 टीमें ठीक है 15 ठीक है 16 की 16 टीमें भाई खेल रही हैं. It's a good knock. See if they can flush out the सारी टीमें खेल रही हैं. गोट मर गया गोट अभी भी मरी है. Miles away as well. So if it does go southward, they can still recall and reset. Look at the disparity in his loot. No more ammo left for a shotgun, but he had almost 400 bullets for his main AR. The loot is a bit unlucky. वो रिकॉल वाला ना ऊपर चला गया वो गलती से. चलो छोड़ो यार. Maybe some loot, some ammo for the shotguns. C1 5 पॉइंट नाइस वन यार. C1 के 5 पॉइंट मंगोलिया से आया हुआ एक और नाम. अगर चैंपियन स्पोर्ट को कमबैक करना है मेन इवेंट के लिए तो इस ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है. इस मैच के अंदर वो चिकन कन्वर्ट करती है 15-20 किल्स के साथ तो फिर जाके चांसेस आएंगे भाई हाँ ये लीडर बोर्ड में कुछ चेंजेस आ सकते हैं. नहीं ओ देख क्या नॉक कर गया जिक्सी. ये 1v2 हो जाना है इन्होंने 1v2 हो जाना है. फीललेस ने 1v2 कर लेना. Movement is still happening, but Zixi has yet to go for the full-on engage. वो जम करके FPP करके मारेगा फील्डलेस वहां पे पीक नॉक देख सकता है. मुझे पता लग गया है जम करके FPP करके मारेगा वो. और देखा ना मैंने बोला जम करके FPP करके मारेगा. क्या बात है बहुत प्यारा खेला फील्डलेस ने बहुत प्यारा. यार मंगोलिया मैच तो पता नहीं क्या सोचते हैं वो एक हाथ आगे ही सोच रहे थे. नाइस नेट लो फिर नॉक हो गया. एल के प्लेयर इधर किधर ही हैं उधर ही रिकॉल दे रहे हैं आई थिंक. अरे हील नहीं है उसके पास शायद उसके पास हील नहीं है कीनू के पास. ओए हील नहीं है. कोई ना यार अच्छा निकाल गए. नो ब्रो 16 की 16 टीमें हैं. लीडर बोर्ड ग्लिच है लीडर बोर्ड ग्लिच है ब्रो. And it just made it so much easier for them to just close. Leaderboard glitch है ऊपर देखो ना टीम्स कितनी शो हो रही हैं. Good to see 6 eliminations. Sure they have to go for the 3-man recall, but it's still good in a good start overall for this team that. ऊपर देखो टीम 15 टीमें शो हो रही हैं और गोट मरी हुई है लाइक टोटल 16 टीमें हैं. To win their first ever season like this. काजाकिस्तान में हो रहा है ब्रो. काजाकिस्तान में अल्मेटी में हो रहा है. अल्मेटी में this could be one of the strongest up and coming teams in the region. कैंपस ने कितना गंदा खेला नहीं यार. लीग से अच्छा था खेला है. नॉकआउट भी अच्छा खेला. लास्ट चांस भी अच्छा खेला है. हाँ डे 2 अच्छा नहीं गया. डे 1 में हैश 2 पे थी. अगर डिजर्व करते अगर अच्छा खेलेंगे फिर ही डिजर्व करेंगे. अगर नहीं खेलेंगे तो सीधी बात है नहीं करेंगे डिजर्व. देखते हैं क्या करते हैं. फिलहाल के लिए इनके कितने पॉइंट 6 पॉइंट निकाल लिए. नाइस नॉक बहुत प्यारा नॉक. Good start for the Arcred squad. Actually 8th elimination. I just counted it. Next one secured. So Arcred off to an insane competition start tough है नीचे से.
लेकिन अब डिपेंड करता है ऊपर टीम कितना जल्दी मरती है, किस तरह से खेलती है। नीचे इतनी लीड नहीं है, 20-20 25-25 पॉइंट की लीड है और रोंडो में इतनी है लाइक खासियत, वो कवर कर सकते हैं रोंडो में लीड। अब देखो ये करते क्या, जोन अरोड़ा गेमिंग सेंटर होता, मिड होता, सर्कल बैठी है, किल उनका कोई नहीं आया अभी तक आई थिंक, लेकिन इस मैच को कन्वर्ट कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ गिनती के 10 पॉइंट चाहिए, टॉप 2 या टॉप 3 आ गए ना इजीली। और क्या पोजीशन ली हुई है जोन में इन्होंने, मसला ये ओपन है थोड़ा सर्कल ना, पोजीशन अच्छी है इनकी, लेकिन स्टिल अब देखना जोन कहां तक जाता है। और अगर चिकन आ सकता है, आज सकता है चिकन। ये थर्ड सर्कल नहीं इतना इशू होता है, फोर्थ के बाद जो फिफ्थ सर्कल कटता है ना, अगर वो फेवर करें रोंडो में फिर फायदा होता है। नहीं तो भाई सेकंड थर्ड सर्कल इतना फायदा नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी मिड में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर सर्कल कटेगा तो इनसे इतनी दूर नहीं जाएगा, इनकेस अगर हार्डशिप ना पड़े। भाई सारे यार ट्राई हार्ड करेंगे, 4 स्लॉट्स हैं, गोड मर चुकी है, गोड का बहुत बुरा मैच किया ये वाला, गोड का बहुत ज्यादा बुरा मैच किया। टीटीओ एआर में सिर्फ सिंगल पॉइंट का डिफरेंस है, टीटी ने 6 एलिमिनेशन कर लिए रोंडो में, जबकि एआर के 0 एलिमिनेशन है। भाई वो खेल ही रहे हैं कि भाई बस इस मैच में हम वो टारगेट हिट करें और आगे करें। डीजी ने, अच्छा डीजी गेट कीप करके बैठी है D2R का, D2R का गेट कीप करके बैठी हुई, 4 बंदे आ रहे हैं कि डीजी का सोलो प्लेयर क्या ही कर लेगा वहां पे। भाई मुझे एक बार क्लियर कर देना, मेरी आवाज और स्ट्रीम की आवाज ओवरलैप तो नहीं हो रही? देखा ना सोलो बंदा क्या कर लेगा, गेट की के अंदर चाहिए 3 कम से कम 3 से 2 बंदे तो वहां पे कर लो। वो रुक गया वहां पे D2R का प्लेयर, ये लो वो पीछे से एंगल बना लेगा इजीली। हेलो बहुत गलत मूव था डीजी की तरह से, बहुत गलत मूव था। गेट कीप करना प्रॉपर करो, खुद उनको बुलाया और खुद पिटेंगे अब इनके हाथों, देखना जरा। ओहो जब तक नोमी है तो तब तक क्या डर है। यही डर है जब तक नोमी है तो। बहुत प्यारा से नॉक दिया यार, क्या ये एफ मोमेंट था यार। चलो ठीक है, वो कह रहे हैं भाई रिकॉल के पॉइंट मिलने, रिकॉल यूज कर लेते हैं। इसने वो रिकॉल नहीं दिया उनको कि रिकॉल खत्म हो गया। स्ट्रीम की बात थोड़ी यार, मेरी आवाज फुल ज्यादा है ब्रो। 188 है या 108 108 है, 118 करने यार। स्ट्रीम की बात बहुत ज्यादा की हुई है ब्रो ऑलरेडी मैंने। और टिट्टी भी गई, ओ भाई टॉप 3 की 2 टीमें लुढ़क गई हैं। और अरोड़ा गेमिंग के बाद अभी भी चांस है, लाइक अरोड़ा गेमिंग बैठी हुई है, अरोड़ा गेमिंग अच्छा मैच कन्वर्ट कर सकती है ये वाला। भाई अरोड़ा का आ रहा है मैच, वो हैश 14 पर आ चुके हुए हैं। यस होगा ब्रो, PMGO जैसे नहीं इंटर पाकिस्तान ओपन क्वालिफायर्स होंगे, जिस रीजन में PMG होता है उस रीजन के ओपन क्वालिफायर्स होते हैं। हमारे यहाँ PMPO होगा, PUBG मोबाइल पाकिस्तान ओपन। अरोड़ा ओके 6 एटॉमिक को उन्होंने लूज आउट करवा दिया यार, वो रैंकिंग फिक्स कर रहे हैं शायद में भी, रैंकिंग हटा दिया उन्होंने। आर्कर का कमबैक आ रहा है, ओके आर्कर यार नीचे वाली टीम का कमबैक आ रहा है, तो लेट्स सी कहां तक आता है, मतलब तब भी कंपटीशन हो। कीनो के स्प्रे अटैच हुए हैं लेकिन वो चला गया। नौमी यार, नौमी के साथ बड़ा बुरा हुआ, 2 गाड़ियां ऐसे आई हैं खिसकियां खत्म। ले स्टार्ट होने का मतलब अगले मैच में टूर्नामेंट खत्म। जो बात है, जो स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दें। अगर आप पहली दफा मुझे देख रहे हैं, इस बंदे को पहली दफा देख रहे हैं, तो मुझे सब्सक्राइब करें और इंस्टा का ब्रॉडकास्ट है वो ज्वाइन करो, ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड अप टू डेट रहने के लिए, ठीक है ना।
चलो चलो चलो, जतीरा भी नॉक हो गया, आउट ऑफ जोन नॉक हो गया। आई थिंक डीजी की कहीं पे फाइट हुई है और ये लो होके नॉक हुआ है। 11th को ट्रेवल कर रहे हैं, 11th को गोट अरोड़ा को कंपटीशन देगी। ओके आर्केड का एक प्लेयर नो, डीजी का एक और नो, डीजी डेड हो गया आई थिंक। यार तो 4-5 में से सारी टीमें डेड हो रही है लोग यार। इन्होंने अच्छा वो मैच रैंकिंग लगा दिया, ठीक है। आर्केड के 8 किल्स हैं भाई, फ्लाइक सोलो 5 किल, 2-7 के 1 नॉक है। नेट कह रहा है वो, लेकिन वो डेफ भी देना स्टार को। ओके चैंपियंस वाले D2R की मार रहे हैं उधर, वो गाड़ी वाला ही है प्लेयर। Literally tiny divots to keep you out of falling over. A lot of pressure being applied onto 27 plus. और उधर देख वो दे as well, taking hits onto अभी लगने लगे थे। लास्ट प्लेयर रह गया, 10वां किल हो गया तकरीबन। 11 किल तेरी खैर। 12 टीमें अभी भी लाइव हैं, लेकिन सिर्फ 4 टीमें मरी हैं जिसमें 11 हिल आउट क्रिएट किए हैं। Red up to 11 points here as they are हुए C1 वहाँ पे 8वां 7वां किल जब भाई मंगोलिया आ गई है। मैं कह रहा हूँ आर्केड का और C1 का बहुत इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है ये वाला। ओके ये कौन से मैड, अच्छा मैड कौन सी पोजीशन पे थी? डेमो नॉक हो गया, डेमो नॉक है, फिनिश हुआ कि नहीं? डेमो फिनिश भी कर दिया उन्होंने। C1 के 8 एलिमिनेशन और 2 मैन सर्वाइव कर रही है। ओके D2R 2v2 फाइट। यार काइंडली मैच के दौरान कोई भी क्वेश्चन ना किया करो, मैच खत्म हो फिर क्वेश्चन किया करो, अभी मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। नाइस नेट। इमेजिन यहाँ पे किनू को नॉक पड़ जाए। ओके फीयरलेस ने वैसे जो खेला है ना उधर, नाइस नेट गया, वो जोन से नॉक हो गया। ओए होए 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 होए, जोन से नो, वो किल उठाने जाएगा, फीयरलेस किल उठाने जाएगा आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Circle shift now is forcing उसे किल नहीं देगा। down a hillside, meaning a lot of teams could be looking their direction, so they've got to be very cautious here and time it right if they want to survive and make it to that top 10. As you can see, the elimination feed is lighting up. A lot of fights are happening up north. आर्केड का नॉक से जो आर्केड की फाइट MX के साथ हो रही है। ओके किल उठा लिया ना D2R का, ठीक है। 9 किल हो चुके हैं। रोरा गेमिंग के अभी भी 0 किल है, 4 मैन स्टैंडिंग है। रोरा का पहला किल चोरी हो गया। ओके फ्लाइंग नॉक हो गया। मिक्स आर्केड की बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। हार्ड बॉय कुछ करना पड़ेगा, हार्ड बॉय MVP भी रह चुका है। जियोल का 1 किल मिल गया TGM का। ओके TGM डेड हो गया, ये बार पहला किल हो चुके हैं। खाता खुल चुका है रोरा गेमिंग का बॉयस। ओके आर्केड ओके फ्लाई क्रैप हो गया जल्दी। हार्ड बॉय ये बनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ये कहां से नॉक पड़ा ऐसे। हार्ड बॉय ने अपना बनी वाल निकाला है, लेकिन ओके फ्लाई को और 1 मिनट बहुत गंदे एंगल्स है, बहुत गंदे एंगल्स है मिक्स के। फ्लाई को थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना पड़ेगा इस सिचुएशन में अगर थोड़ी सी गेम बनानी है तो। ओए यार पिंच हो गए हैं। ओके नाइस नेट, अगर ये नेट हिट होता है ना इनका फ्लाई वगैरह का। ओ ग्लोरी ने स्पाइक को नॉक किया, कितनी लो HP पे। डिफॉल्ट भाई पीछे है यार, क्या उसने नॉक किया उसे। HP नहीं है शायद, HP है, हेल्थ ही नहीं है, हेल्थ बार ही नहीं है। ओके टॉप विद मिनी डॉग वर्सेस नेट। भाई आ रहा है कमबैक आ रहा है, लेकिन आगे ओजर डॉग के साथ फाइट है। अगर ये फाइट विन कर लेते हैं उनका ईस्टर्न एज क्लियर हो जाएगा। ओके ग्लोरी के बाद विदाउट HP 1 और HP नहीं है। आई थिंक फ्लाई की भी HP नहीं है। फ्लाई यार कितना लो कर रहा यार, क्रेड ने खेला भाई। जाते जाते उसने कहते ना फुल जान लगाई है, मरने से पहले उन्होंने फुल हार्ड टाइम दिया ओपोनेंट को। 11 किल्स। ये फाइट इनकी आ जानी थी मिक्स वाली, अगर इनके पास प्रॉपर हीलिंग होती। जोन जाना क्या मूव लेते हैं डॉग साहब क्या ही मूव लेते हैं, देखना पड़ेगा।
add some extra healing sprinkled on for good measure. ओके मैड वालों को पता है आगे ओजेड आ रही है लेकिन ओजेड को नहीं पता मैड आ रही है कि मैड का ही नॉक हो गया ये क्या So a lot riding on a late game for them. मैड का एक प्लेयर सरप्राइज भी बैठा हुआ ठीक है ये आगे जाएगा ये नो वालो मैड के 2 गए हैं 2 नहीं एक ही आई थिंक अरोरा बहुत प्यारी कमबैक हेलो जी अच्छा उन्होंने कैमरा स्विच कर दिया ओके किल आ रहे हैं डॉक्टर साहब के किल आ रहे हैं उसे पता लग गया मिक्स नीचे आ गई है नाइस जॉल ने नॉक किया कुछ कर सकते हैं अरे रैफल बच के Aurora versus यार नाइस वन 3 किल हो गए जी into the play zone trying to hold them off on that high ground. This is a great turn of events. रैफल बच गया As now they're going to be aware the team is waiting for them to move zone है ठीक है MX पंगा करेगी बैंक से तुम बैक से putting the hover flare down. बॉयज बताओ किसका चिकन आ रहा है आर टीम में रह गए 21 सेट टॉप 8 में आगे एक प्लेयर में 4 पॉइंट तो हो गए हैं ओजेडो का ओ नाइस जोल 5वां किल चौथा किल सॉरी 4 किल हो चुके हैं so not a non game able to get something on board but now ओए मैंने जैसे बताया था वही हो रहा है बॉयज वही हो रहा है जो मैंने आपको बताया था इस मैच में उन्होंने 10 पॉइंट निकालने अगले में उन्होंने इजी पीजी चिकन निकाल लेना और काम खत्म टॉप 6 आ चुके हैं ओके 6 पॉइंट हो चुके हैं अरोरा के एमएक्स से बच के यार डॉग साहब एमएक्स से बच के ओके गाड़ी फाड़ेंगे एवेलेंस का किल मिल जाएगा इनको यार डॉग के भी स्प्रे बहुत तगड़े हैं फोरक्स के वो उधर से बिठाने आया है ये गे देखा ना ब्रो ऐसे कैसे किस टीम के मुंह से भैया अपना प्लेयर उठाने आ रहे हो नजर नहीं आ रहा डॉग स्प्रे दे रहा है 7 पॉइंट हो गए 3 पॉइंट और चाहिए 3 पॉइंट और चाहिए नहीं लेफ्ट बंदा बच के Oh, if he can catch whiff 5 पॉइंट और चाहिए नेड है डॉग के पास डॉग के नेड बड़ी स्मोक किया नेड करवाने के लिए भाई डॉग का नेड चेक करना नहीं नेड नहीं है उसके पास लेकिन भाई फिर भी उसने नाइस वन यार क्या ही प्लानिंग तो उसे स्मोक किया कि भाई लेफ्ट साइड से कवर हो जाए गाड़ी से बंदा गया है ओए बैक पे बंदा गाड़ी से बंदा गया कि भाई उसे बचा सकेंगे वो सोलो पुश किया वो जैसे ही डॉक्सा ने नॉक कर दिया finish हो गया into the blue. That is going to be 1 point denied away, but it doesn't matter. हो गया up to 6 2 पॉइंट मजीद चाहिए 2 पॉइंट्स मजीद 4 more points and they're already in top 5 and they will be making it in game 1 in the smash होए smash roll तेरी खैर boy here we go big moves. This is impeccable scenes being displayed here, but just how far do they go with it? बस जस्ट गेस करो रेफर्स मर चुका है सिर्फ गेस करो रेफर्स रोंडू में मर चुका है और टॉप अभी भी लाइव है विद 2 किल्स के साथ समझ रहे हो बात को मेरी थोड़ी सी बात को समझो जो अगर इसी को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ओए टॉप क्या बंदा है यार बच के डॉग बच के ओके नाइस जवाब दिया भाई टॉप की मिनी मेरा मार रोई रैंगल और हर जगह चलती है delivering swift justice over to Amix as one man's down on his भाई डॉग की मिनी हर जगह चलती है ओके sees red leg back over nice one Max that's 777 panicking now if they make it to top 4 they officially making the smash zone they will get enough placement points with the elims to actually make it साउथ एशिया में नहीं पीएमजी साउथ एशिया का अभी तक कंफर्म नहीं हुआ making in top 5 as top 5 भाई टॉप जब तक लाइव है तब तक एमवीपी वाला टाइटल कोई भी नहीं ले सकता you don't want to do a mistake you don't want to miss out by 1 point लेकिन डॉग भी लाइव है ये देखो very cautious about their gameplay good angle onto 3TN though the car about to go up in flames this top is going to be relentless with the mini 14 good explosion नाइस वन बॉयज मजा आ रहा है ना स्ट्रीम करने का थोड़ा सा आपका भाई थोड़ा सा एक्टिव हुआ है समझ रहे हो Still 5 teams alive. यार MX मुझे सिर्फ MX से डर लग रहा है सिर्फ MX से Still have a trio. Did lose Navarro very early on this game. सिर्फ MX से डर लग रहा है. Resources wise, they should be looking very healthy. C1 को वो C1 वाला जो प्लेयर आई थिंक fearless है वो टॉप 5 में ले आया अपनी टीम को.
They certainly should, but will they put it into practice? रेफर डे 2 का MVP है, लेकिन डे 3 स्टार्ट हुआ है, रेफर्स के 0 किल हैं और टॉप साहब के 2 किल हो चुके हैं, स्टिल अलाइव है। और डैमेज के हिसाब से टॉप ऑन टॉप चल रहा है, टॉप ऑन टॉप चल रहा है, 5800 का डैमेज है इसका टॉप का। ओए होए होए, वीसी को C1 गई, कितने किल्स हैं? 9 नहीं, C1 के कितने किल हैं यार, दिखाओ यार। We do officially have 9 kills Aurora this in match C1 1 in the smash zone. They get the 6 eliminations, they get the 4 placement points. आ रहा है 4v 3 ओए होए होए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Literally in the following match. They don't need technically to go for the chicken dinner, but might as well send it, get some extra points in case we do go for all 6 matches today. That will still be helping you out significantly to make sure you make it to the PMGO Season 1 main event in Jakarta. There's also Amix, their position not going to be in the zone anymore. They created a really good cocoon, a little bit of a nest here with these dips. The circle not going to be too kind to them as they're going to send 2 players on the forefront. Actually, 3 players on the forefront, it seems, straight to the ridgeline of Vicious. But Vicious, 6 nades, Doran, make it rain absolute hell on the heads of Amix. नाइस वन, वीसी भी गई, एमएक्स हो गया। हाँ, स्मैश रूल हो गया, स्मैश रूल हो गया। ओए बच के ड्रॉप फिनिश नहीं, बैंस में एमएक्स, मुझे पता था ये एमएक्स क्या के बंदा, देखना डिफॉल्ट कहाँ पहुंचा हुआ है। ये नेट गया स्पाइक के ऊपर। चलो 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 चलो, डिफॉल्ट आउट ऑफ जोन हो गया, अब टॉप लेगा उसकी। ये एमिक्स डेड है, जिसने 1 किल उठाया ना, 1 किल के चक्कर में देखा टॉप लेगा ब्रो, लेगा। जब मैंने बोल दिया तो उस बात खत्म वहीं से। ट्रिपल 7 के पास अच्छी पोजीशन है, लेकिन ट्रिपल 7 जिस जगह पे बैठी हुई ना, वहां से आगे प्ले बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वीसी उनकी हाइट पर आ जाएगी। ओके, ऑलरेडी प्ले बना रहे, उनको पता फाइट हो रही है, तो ये मोमेंट है। अरोरा के पॉइंट्स हो गए हैं पूरे। हाँ, The siege has yet to begin. देखा ट्रिपल 7 आ चुके हैं, ट्रिपल 7 का कमबैक मैच आ गया। Footsteps of Vicious. He knows where they're hiding. As Doran able to find himself Spike. That is अरोरा के बाद अच्छा खासा जोन है। And actually because of that, that's Amix fully eliminated. मिनी, जब तक टॉप के बाद मिनी है विद 44 5 एमओ and a duo of Aurora. क्या बात है। Zyol on top. चलो चलो, is favoring Zyol. 777 Vicious forced in a head-to-head fight. It's going to be a skirmish that could result in our teams taking home. देखा एमएक्स गई, every member alive. But if they do take casualties, if they do even just get knocked, that could be blood in the water. पोस्टर रेडी हो जाए सारा कुछ। चलो चलो चलो, ओए ज़ोल बहुत करीब आ गया, ज़ोल के पास नेड है, वॉरियर ने गेम खराब कर देनी है। वीसी का कोई भी प्लेयर को ऊपर राइट साइड पे है ना, वॉरियर ने गेम खराब कर देनी है, क्योंकि वॉरियर के पीछे 2 प्लेयर एंगल, अगर एक सिंगल नॉक पे ट्रेड नॉक उन्होंने दे भी दिया ना, फिर भी अच्छा मैच कन्वर्ट कर सकते हैं वो। देख लो, अगले चेक कर रहे हैं कि तसल्ली कर रहे हैं, डिप बना बनू के कहाँ जा सकते हैं भाई। AOR Esports का चिकन डिनर आ रहा है, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। AOR Esports का चिकन डिनर आ रहा है, 2 मैन टॉप एंड डॉग और टॉप एंड ज़ोल, सॉरी डोरिन का नेट बचत होगी, आईसी का नेट। He'll reply with one of his own as he cooks a nade right back. Aurora debating if they can get a third-party peek on this. It'd be top from behind the vehicle with the Mini 4 team. We know how deadly भाई it could फुल be. मिड में बैठे हुए हैं टॉप वगैरह, ये दूसरे ओके टॉप ने नॉक किया वॉरियर को। Mini 14 elim. Well, apparently not with the Mini. No, he's going to go straight with the Org. 3x. आ रहा है यार का चिकन आ रहा है ब्रो, मैंने बोला ना चिकन आ रहा है, किल भी कंफर्म करें ना। आईसी पे पुश जा रहा है, पूरे स्मोक के अंदर एफएम करके आ गया। Will get spotted and punished. That's going to be icy to pick up that point. बहुत गंदा सिचुएशन, up to now double digit. Where was this Vicious on the first 2 days here, Jackie? First 2 days looking terrible for this squad, and now they're going on that redemption arc. 10 elims, 3 for Dorian, 4 for Koa, and 3 for Icy. They're looking good. They're back in full swing of things. Yeah, complete change of confidence.
टॉप ने जाते जाते किसी एक की टीम की गेम खराब कर देनी है टॉप early enough in the competition to give them a chance to get back up into that top 4 comfortably. भाई बताओ किसका चिकन होगा big point earner at least 10 elims. Okay. Trying to get their fingertips on the 10 placement VC points as हुआ, well. Top falls in the 1v1 as they'll take another Boys match elim. हो गया ओए होए बड़ा मजा आना है अगले मैच hard way here of the Vicious. And it all comes down to the final fight then versus a weakened 777. You could see Top was hesitant. Do I deny to Blue Zone? Do I go for the fight? Like, still चोरी नहीं हुआ Warrior वाला जो टॉप ने नॉक किया था. Still the attempt though. 777 pushed up. What a nade, bro! It's 3TN. The double whammy is there on Doran and IC. The Koa stands tall, left in a 1v1 scenario. It's going to be 3TN, and he's going to be going on down. It is going to be your chicken dinner headed the way of our squad. It's going to be Vicious, unfortunately, not able to make it work out too much. It was down to the 1v1, but they will be getting your chicken dinner. What an insane way to start off day 3 for this squad. Yeah, ये किसने नेड किया था मैं थोड़ा सा वो But they he is there on Doran, pushed up, surrounded, but the nade is massive. I do appreciate. Still the attempt though. 777 pushed up, surrounded, but the nade is ये देखो इधर था कह लो कि 2v1 सिचुएशन थी. It's 3TN. ये देखो अच्छा खासा जा रहा था 1-1 लेने तो रीलोड कर ली इससे आगे का मैं देखो ये पीछे जाने लगा उसे नॉक पड़ गया देखो. He is there on Doran and IC. The Koa stands tall, left in a 1v1 scenario. अरे यार ओए होए But that was still going to be looking good for Vicious. That initial nade of 3TN. अच्छा था ओए होए होए वाइस क्या ही मैच था In the middle of all 3 members. He even gets some damage down onto Koa, but Koa stands tall, does get himself that final knock and flush, and converts this into a massive chicken dinner here to kick off day 3. And Vicious wins 7th position before this game, right? Just behind the likes of Arcred, Avalanche team, and जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे स्ट्रीम को लाइक कर दे प्लीज. Might just put them in top 5, and they could be in contention for that LAN event ticket. Yeah, and that's the thing. We always assumed they would be one of our top 4 teams. So the fact that they've been floundering so much over the past 2 days, it was looking very scary. Where I was even saying, I reckon it could be cooked for a mate. I don't know if they will be able to make it in, but this is a way better display of what they can do. The truest test of Vicious that we've seen in a fair few days. So glad it's come now. Late is always better than never, with a big step up on that one. A 93 elim game Rondo. डोनी लास्ट कोप्स के साथ था वुल्स में आई थिंक शायद कंफर्म नहीं है. यस मैच रिप्लाई हो गया. तुर्की लगाओ भाई. तुर्की अभी नहीं लगा ब्रो 9 बजे लगना तुर्की. We do have 100 knocks on that Rondo game. Not quite 100 eliminations, but 100 knocks I will take it. वो 9 बजे लगेगा 9 बजे. Of course in the background he's just peeking over the ridge line. He will beat Koa apparently, which not really too shocked. It is going to be part of the winning team too. I'm not sure if we Yes, VC का comeback हो गया. Yes. Above the likes of Koa, but they got himself a central position very early on. I would even go to say, Jackie, very TT Project-esque, right? Getting central position, zoning teams away efficiently, just kind of focusing on getting to that true late game with almost a full squad. They did lose Narvalo early game, but still a really good showcase from them. And leaderboard's going to get really crazy, but now it could end at any point of today as Aurora do make in the Smash Zone. Next game, they're going to have a massive target on their backs. इसका क्या नहीं था मैं भूल गया हूँ. वैसे ही मैसेज टैक्सन भाई क्या लगता है कि यस ब्रो कर जाएंगे कॉल. ये मैं काम कर रहा हूँ ना इसलिए. नाइस वन. You're certainly going to be looking to try and stop them from completing the off the back of the Smash rule. Like we got a little bit of a preview on with Goa always looking for a fight over the stats. He is going to be the MVP of the winning team there. Big game from him, a player we've been excited when he's been performing, and it's been nice to see him play well. Obviously, there was a bit of a fall-off from the team, so he wasn't up there as much in the past couple of days. But back to business now is Koa. Very happy to see some more support built around IC. Even Doran had some really good moments this game, but I think that IC was just left kind of solo and a lot. डीजी के लिए डेंजर सीन हो गया. रोड़ा का चिकन हो गया था. डीजी डेंजर में. Which is definitely what we were hoping to witness
from Vicious, so they're bringing their A game to the table, able to cross their T's and जो भी dot स्ट्रीम their पे I's. नहीं आ रहे Look, प्लीज स्ट्रीम को actually, लाइक कर दें. our top player of the game, despite having one less elimination compared to Koa, he will be up there in terms of overall damage and also in terms of overall knocks, so it's going to be the good old Arcred up there. And actually they had a really good initial drop, right, going back into Neox Factory. They were sweeping everyone, got every single squad wipe in that particular location. So this is the start that Arcred wanted. As a 6th place team here, Jackie, they could be also looking to close that gap with a big top 4. Yeah, see how far they can go with it, if they really can get themselves into a really ideal position within the top 4 and close it down. I mean, some great moves. Team came out swinging, and that's all we can really ask for. We can have a look back at how some of those results came to be from our highlights of Game 1, as we get a bit of a glimpse of the carnage. It was a scary early start for Aurora as well, I won't lie, mate, with the opening gambit going from the 2 hot drops into Neox, something we haven't seen them do for quite some time, if even that much at all throughout the week of play. They went for it, didn't really work out, but they still got their great prospect achieved on this one in the end game. I think what was going on behind the scenes for them is just they were saying to themselves, why not? Let's just send 2. We got a recall. The plane did not favor anyone sending it over to Yulin, so I think they knew we're going to be alone in Yulin. If we want to get some early limbs, might as well just send even just a duo, get an limb or 2, we'll get way closer down to single digits against the Smash Zone. It did fail completely. Really, it did not work out whatsoever. I think that was the overall reasoning for them, but it doesn't matter that much because they still do get themselves in the Smash Zone. I was looking at the replay, again, that 3TN grenade. ये लोग ओवरऑल स्टैंडिंग ही नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते? इस मैच में नहीं दिखा रहे, ये ओवरऑल स्टैंडिंग दिखाते हैं ब्रो. Normally is slightly weaker, but with the S12K, he does prevail and take home a 24-point chicken dinner. Massive kickoff to day 3 for Vicious. Yeah, great game for them. Way better test of what the Vicious can do, as we said. So exciting to see them being able to bring back some of the momentum they had earlier on. स्मैश रूल का तो नहीं, स्मैश रूल का मजा है ब्रो, स्मैश रूल का एक्चुअल में मजा है. On the way of the Aurora squad, the 777 pickup of 13 of their own, and a little bit of a better run from Champions and Arcred. Obviously for Arcred, they're going to be more willing and more happy, I'd imagine, with the result on that game than Champions, somewhat being a little bit further down the rankings. But it is what it is, mate. Yeah, fairly tasty first game there in terms of the teams that gain points. One of the sides I was surprised that didn't get anything on that game at all, though, Max, was GOAT. They were gone in seconds. Yeah, instantly just dropping out of that lobby. The hot drop did not work out at all, as they were hoping for. They went for the Aurora. Games tournament थोड़ी कम की हुई थी because मैच वगैरह नहीं होता. Points, and it's especially bad because TT Project got 6 points, meaning TT Project should be our new 2nd place squad. No bro, नहीं हुई आज. It's going to be looking quite terrible for GOAT. They're going to be starting to slip as DG77 also get a point of their own, so they're able to close that gap slightly because GOAT got the big bubble this game. So we know GOAT has been very consistent, so I'm not going to be ringing the alarms just now. I think they're still going to be comfortable when it comes to remaining in the top 4. But because Aurora could end it at any point in time today, if they keep slipping and they are outside of top 4, right as they convert the chicken dinner, we could lose out on GOAT in making it to PMGO Season 1. Yeah, exactly. It's a scary prospect for them, so they can't really afford to have any more slippery results. They're going to keep their heads switched on. They looked good yesterday in terms of consistency to stay up there, absolutely climbing. Felt like they were going to be our #1 team come the end of the day. But quickly we can see that possibly the stature is changing hands. So if they have another rough start here, and there's a timeline where we do get an Aurora big smash rule, it could all be over in quite an unfortunate fashion for them, with how hard they've been fighting for not even just the week of play here, Max, but even जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे स्ट्रीम को लाइक कर देना. To have this chance, right? It's been a hell of a grind for them throughout the grassroots. Why आज हमने 400 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं. Yes bro, कर पाएंगी, क्वालीफाई कर पाएगी, इजीली कर लेगी यार, टेंशन ना लो आप. PMCO is based on your region. You make it so far and you just fail at the very end, which we're just doing hypotheticals, right? We're not saying they failed, right? They're still definitely looking quite comfortable at the top of these leaderboards. But it does get a bit shaky, especially with, again, the smash ruling. It really just throws a span in the work there. If you do slip at the wrong time, your entire tournament could be over. But just to bring it back to Vicious, especially good they get a win here because Aurora get in the smash zone. If they did delay their comeback a bit more, I think that comeback opportunity would just completely disappear, and it's going to put them into a good position. As here we go, our first look at day 3 rankings, and Aurora up there over the point threshold of 118 with 120 points. But
TT Project are also jumping up and overtaking our previous leaders of GOAT. And Vicious not in top 5 but in top 4. They've been able to push Dagestan down one spot and take 4 क्यों नहीं for खेल रहा था themselves वो I think busy था कहीं पे bro 101 points. Ooh, getting spicy. Boys finally टीम अरोरा गेमिंग ने पहले ही मैच के अंदर जो स्मैश पॉइंट है वो अबूर कर लिया अब एक मैच का चिकन नहीं रहने देता यार नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए good old time. It's a nice summer's day for them. नजर ना लग जाए 120 points. All it would take is GG one finals में chicken खेलेगा dinner and that would be it. Said and done. Yep, that would be all Aurora they need. Gaming, Aurora which could happen. Gaming. I've seen it before. Could be enough to convert it. But yeah, as you said, Vicious, big storyline, able to jump up an extra 3 ranks, leaving 7th place in the dust, now picked up by Arcred. That it actually does suck a little bit for Arcred because I would say they had a banging start. They got a ton of eliminations in Neox, and yet the teams around them just did so much better that they're getting pushed down in the dirt. So it's still an opportunity for them to make that happen and get close to top 4, but it is going to be tough because teams you can see even with the likes of Vicious and DG and even TT Project are getting very desperate. Sometimes it will cause you to make mistakes, but sometimes like Aurora, it will force you to get these big games and you'll get it and you're going to be looking great in the overall overarching scheme of this event. Though, second page, not really. You said it right, the graveyard, and I'm going to say this is now turned fully in the graveyard. It could have been possible for these teams to do well, but because the smash zone is now in effect, this comeback, there's going to be so much pressure. You're going to do mistakes. I think this bottom portion of the leaderboards is just fully done for this event. Satisfying है bro आपको दोबारा टाइम आउट चाहिए आपको मेरे से बता दो एक बात क्या फजूल बच्चों की तरह बकवास करी जा रहे मैंने आपको बोला है कि कोई भी फजूल बात नहीं करनी फिर आप शुरू होने लगे पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हो आप मैं स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रीम आपको समझाया है लेकिन आपको शायद इज्जत रास नहीं आ रही यार ब्रेक ना दें ना बस ब्रेक ना दें यार भाई सॉरी की बात ही नहीं है आप खुदारा बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो बस It's going to get way harder for anyone outside of that sort of top 5 to 6 teams to do too much with this today, in my mind, especially the teams down on the second page of the rankings. The main issue also is that we also mentioned this, especially back during knockout. भाई नहीं बताने की जरूरत आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. It's not all about PMGO season 1. It's about PMGO season 2. It's also about PMWC. It's about PMGC because you do get PMGC points off the back of these हाँ लग तो रही है लेकिन लास्ट 6 मैच में देखो क्या होता है. Even a comeback in season 2 could really hinder your potential opportunity to make it to those bigger events. So it's going to be tough because right now you've got teams at the top that are we expecting them to slip throughout the rest of 2026? जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे हैं सिंपल लाइक कर दो. Do you know why we use orange in these games? As the main color of we've got a bit more of a fun one for the viewers at home as well in terms of trivia. Do you know here, why Max, the reason the champion team will decide the color of 2026 is orange in nature. Of course, this was based on our winning team from the last time. वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि हमने ECCA क्यों रखा है because last साल APG जीती थी सेंट्रल एशिया की PM एसोसिएशन से और इस बार जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट PMGO 2027 का फार का कलर कौन सा होगा वो भी APG डिसाइड करेगी यार कहाँ जवाब देना कहाँ जवाब देना यार ये ट्रीवा का कहाँ जवाब देना मैंने जवाब देना है I'm quite a big fan of orange, so I'd be selfish. I don't mind how it looks. I've always enjoyed. यार ये ऐसे सवाल मेरे से क्यों नहीं पूछते मेरी स्ट्रीम पे आगे पूछते हैं. The Netherlands is very orange, so yeah, that's good for me. That works. But I don't know. It'd be a shame if it was kind of just like a muted color. नमाज पढ़ लो भाई सारे मगरिब की. मैं भी बस नमाज पढ़ता हूँ. You can make it look good, right? I think that white, it's down to how original you can be with the branding. Personally, I would make it turquoise because it's my favorite color. So a little bit biased for Aurora color, yeah, on their logo. That is going to be looking good. But also, guys, keep in mind that if you do want to look extra snazzy in game, you can do so right now by or entering the redemption code or scanning that QR code, and you can get the snow. जो क्वालिफाई जा रही है तुर्की रीजन से वो न्यू टीम्स लग रही हैं. नो ब्रो. And a mustache is looking really fancy, so make sure न्यू टीम्स तो नहीं है. Only 75 available, and we mentioned आप तुर्की रीजन को इस तरह से फॉलो नहीं करते होंगे इसलिए आपको लग रहा होगा. Coming later on the show, so stick around for that because we're going to get some good loot for everyone here in the chat.
Yes, we will. You'll all be getting some beautiful swag. That stuff we यार all वैसे मैक्सिमम का get to कैमरा take कितना home. तगड़ा Although है it will यार only be 75 of you per item, so please be quick to redeem those. If there's a lot of people watching today, you're इतनी going to have to क्वालिटी be है यार fast इसके with scanning that QR आपको code. भी कैमरा चाहिए Especially if the show ends abruptly, Max, because you never know. Aurora could just run away with it with a smash rule victory, and then maybe there's no chance for any of this. Yeah, I mean, they could really take it home here with a chicken dinner on a angle. They know it like the back of their hand. भाई They आपने drop GT Military Island, and देखा actually, नहीं लेकिन मुझे I'm पता gonna है go वो ahead and अच्छा डिवाइस theorize है a अच्छा little bit डिवाइस here. है If you are a team that एक wants से to दो buy तो a नहीं bit हुए more हाँ time वो for तो हर yourself दफा to होती make है the जैसे comeback, हमारे and भी especially पाकिस्तान में looking at 2-3 the bottom न्यू line, आई हैं looking at oh, actually, prime example, champions. They drop KHK where? PMGO Western मीना Bridge, खेल रही हैं very ब्रो here. अभी नहीं वो Which 9 team बजे usually स्टार्ट होगा crosses bridges? Aurora. If they want here, they can get rid early game. Not even get fully rid, just wound them, get rid of a player or two, and kind of hinder your Mongolian brethren. That would be a really good strategy for champions if they want to just delay the end of this tournament and create a bigger opportunity for themselves to get a comeback, get into top 4, and then let Aurora smash. That could be a genuine strat. We've seen in the past, for those who watch PMSL CSA, where 4 Thrives sometimes will go and gatekeep APG in those previous tournaments. It's a strat that worked previously, and it could work here on Erangel. It very well could, and I wouldn't be surprised with how much the Mongolian magnet was a big element of सीवन बाहे सीवन का एक मैच अच्छा आया तो है वैसे 9 पॉइंट्स निकालने हैं अब देखो अगले मैच में क्या करते हैं maybe that's a timeline there. Obviously that kind of is a scary prospect now because you are sort of changing this risk adverse nature of thinking टारगेट हो गया यस ब्रो अरोरा अब टारगेट हो गया बॉयज मैं नमाज पढ़ ही लेता हूं they know how to do is go for elims. हां So स्केड्यूल बॉयज आप लोग भी नमाज पढ़ के आओ मैं आ रहा हूं नमाज we'll see. But this is what we're working with. The potential 5-game spread that is ahead of us. 3 Erengaus, 2 Miramars. That's if we make it there. If one of these teams doesn't close it down with a smash rule victory. Right now, 118 points being the barrier to break into to be within that match point range. Aurora, the only team that's already got there, but a couple squads close behind. Yeah, definitely a few are going to be trying to make that jump upwards, like the Vicious with that first chicken dinner on Rondo. And Vicious really is, they actually looked really good on day 1 on that chicken dinner. They did get chicken dinner with 12 eliminations, but after that, they kind of disappeared. We cannot afford to see similar things here on day 3. Vicious need to find that continuation, that momentum, build upon your first chicken dinner of the day, and who knows, maybe also look to take home the crown. As playing path is going to be from Milton Power all over to western portion of George Pole. Quite nice for most of these teams, except for those that like to go around Severny, maybe a bit of a stretch, even Primorsk for TT Project. You know the storylines, you know everything as to what you should be paying attention to on this game, and things are going to get dicey once again on the grassy pastures. Yeah, will you be sliced up quick if you make mistakes? So bring your best, show us your A game, and leave no stone unturned here. Lot riding on this one then for the potential for the teams just within touching distance of getting into the smash zone, and of course for an Aurora that could be targeted and let it slip through their fingertips to close it early. GOAT team had a horrific start to the previous game, went out in 16th place a couple minutes into the action and got no points for their initial game of the day. Here, maybe they have an early run-in versus the old Aurora crew on Sivnovska. We'll see as the drops do come in. Looking also at the loot truck pathways, it's going to be TGM, Vicious, also having an easy time getting that, even Afterlife in Severny. So that's going to be some inflated loot. And even if they can't use those loot truck weapons, they can still just give the death crate over to an enemy team and get looted. So usually, if they do get looted, you'll see them towards the late scenario, if teams have time to get to those death crates. It's just going to be kind of increasing the ceiling of top-tier weapons in this lobby. Same also for the likes of Champions, Aurora. GOAT usually do also like on this island to go for that loot truck on the eastern coast. They got to be cautious because Aurora are going to be nearby. He's on the bike. It's Doc and Top on the bike. The homies making their way to their drop location. How cute. Wow. Wow, wow, wow. Yeah, just cycling towards victory. Ecotation, we call it, yeah. Yeah, dude. No need to burn fuel. You might as well do it the green way here on Erengao. This would be a nice start for a mate. Little relaxing bike ride, get some fresh air. Maybe this will help them get a chicken dinner. Yeah. You know what? Just don't go for cars. No, don't go to the buggy. Yeah, just
I would love if they get a chicken dinner just using the bike to rotate the entire game. And it is actually, the bike is very silent. No joke, it is insanely silent. So if you want to just pull up on a team and they have no idea you're coming, bike is a good idea sometimes. You have even some teams, I've seen what they do is they keep a bike in the backpack, hold the bike, and just keep it in the backpack. And if your cars are exploded, you're behind a rock, unfold your bike, start moving. It is not a terrible option. So we'll see if that is going to come into play as the loot truck is going to get peppered by TGM. And they're hoping, maybe, putting their hands together, praying they get an MG3 because that could really turn the tide in this match. Yeah, no surprises there. TGM getting an early game loot truck on Erangel. We've seen this time and time again, although it's not really helped them too much in some of the more recent games. They were having a bit of an unlucky run. They're not in the worst position to potentially show us a bit of momentum on this game, but obviously in terms of the overall standings, not really realistically been the dream for them. So we'll find out how they perform the longer this one goes on. Curious to see what we'll get out of GOAT team as well here, if they'll have another sour start, or if this map could be better for them to potentially push into the Smash Zone themselves, as they were very good on Erangel yesterday. That's similar, though, to the sort of sentiment we can say about TT Project that are on screen now. Hello, boys. They We are were back. unbelievably consistent in that race versus them and Mad. 3 games on the trot. It was Project and Mad Esports that were in the top 2 back to back. They were never able to actually wrestle away that victory from C1 40 का ड्रॉप सेम है, अच्छा होगा C1 बाइट हो जाए, बट ठीक है आप ऐसे करो 15 की 15 टीमों को बाहर करवा दो और 40 को ट्रॉफी दे दो, सिंपल। ना टीमें फाइट ले, ना टीमें ज्वाइन करें, ना टीमें उतरें। It's unfortunate, but these teams will have to go for a quick reset. Don't worry, though, we'll be back very soon with our next game here, our next attempt at a wrangle. But so far, the drops were looking really good, Jackie, I would say, with the plane path and everything. No early altercation. This is typical early wrangle. That was very happy to see teams taking this game insanely seriously. यार ये क्या एक दफा और व्यूअर्स पे जाने लगा यार। They knew that we didn't know that क्या they knew that it wasn't actually a real game. So maybe that's one element of why it went down that way. We'll find out. They'll get things cooking behind the scenes, and we'll see where we go from here then. Max, more to come today, you'd imagine, in a couple moments' time. Yeah, it's going to be exciting to see who's going to be able to take themselves the second chicken dinner of today. But I'm looking at Afterlife in particular. Sure, this is a team that we mentioned a few times, teams on the second page. The hope is just not there. They had some good presence in this previous game of Rondo. I think that just for the extra bit of glory, getting high up on the rankings, में से येलो वाला आउटफिट लूंगा पर मुझे तो पता भी नहीं बोनस पार्ट में आउटफिट कौन से हैं। I think that this is a team that maybe, sure, not a lot of people were looking at them as like a favorite or anything, actually more like an underdog. प्रोडक्शन तो PMGC से ज़्यादा पड़ी, जो बात है। In the long run, especially Windy, right? We talked about Windy so much during the entirety of this tournament and even the previous one in PMCO EEU. So good on वैसे मैं रोटी खाओगे यार, रोटी खाने भूख तो लगी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर हुई चावल खाए हैं। In this kind of level of PUBG Mobile Esports. रोटी का ड्रॉप क्लैश ना हो तो अच्छा। यार अब किसी ने ड्रॉप क्लैश, ऐसे तो LF वाले आ रहे हैं 40 के ड्रॉप में, 40 वर्सेस LF भी होगा एंगल में, तो उसको क्या करेंगे LF वाले? आए ना लैन जो ज्वाइन ना करें, या वो उनकी टिकट डिले हो जाए, या वो बीमार हो जाए, ये करोगे आप लोग। मजा तब है ना भाई, ड्रॉप क्लैश हो रहा है, विन करके चैंपियन बना चाहे इस चीज में। Stay locked with the stream. We'll return when we're ready to go for game 2. ब्रेक पे जाने लगे हैं यार, ब्रेक पे जाने लगे हैं, मैच स्टार्ट हुआ है, ब्रेक भी जाने लगे हैं, शायद मैच नहीं स्टार्ट हुआ। क्या डाकू बनेगा रे, क्या डाकू बनेगा रे। वैसे मैं आई थिंक पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि फर्स्ट मैच के अंदर ही किसी का ये हिट हो गया। स्मैश शुरू वाले ना, उसके अंदर रोंडो पहले नहीं रखना चाहिए। रोंडो के अंदर तो मेजरली टीम का 10 पॉइंट हो जाते हैं,
स्मैश रूल में ना रोंडो लास्ट पे रखना चाहिए, लास्ट वाले दिन का। फैशन ब्रो आपकी टीम नहीं ब्रो, नहीं खेलते ब्रो, खत्म कर दी मैंने तो, बड़ी देर हो गई है खत्म कर दिया। पीएमजीओ टिकट रिसीव नहीं हुई अभी तक, क्योंकि यार मुझे सब्सक्राइब नहीं किया यार। आपने ना वो स्पैम फोल्डर चेक करो मेल का, वहां आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। T1 का भी डू और डाई, यस डे 2 बहुत बुरा गया था चैंपियंस ई स्पोर्ट का ना। #2 से आई थिंक #11 पे आए हैं वो। हम्म। ओहो, फ्री फायर में उसने नॉक कर दिया यार। पीएलएस ने आज अच्छा खेला है C1 के। क्या बात है टॉमिक साहब, आपके नेट कितना प्यारा नेट था बॉयज। नेट फेंका उसने हवा में, उसने पीक की कि वो बाहर निकल के मारेगा, वही हुआ, उसने मार दिया उसे। ये तो डे 1 की हाईलाइट्स दिखा रहे हैं बीच बीच में, ये आज की है। बहुत मजे की यार, ये शॉट बहुत मजे की। मंगोलिया बहुत ज्यादा ना एडवांस सोचते हैं, बेचारे के पास जोन ही नहीं था इधर। कीनू के पास ना। नोमी के साथ हाथ हो गया था। ऐसे में थोड़ा एनर्जेटिक रहो यार, एनर्जेटिक रहा हूँ मैं। पहला मैच आपने नहीं देखा उस गेमिंग ब्रो, मैं पूरा एनर्जेटिक था। एनर्जेटिक इन सेंस में फुल फोकस से देख रहा था मैच में। थोड़ी सी देना हाफ प्लेट और गर्म कर देना। आर्क्रेट के कितने पॉइंट्स हो गए हैं टोटल वैसे? 267 बंदों ने वोट्स किए हैं और 146 लाइक्स क्यों हैं, ये जानना है। आज नहीं होगा, आज तो नहीं होगा मैं। शायद आज पबजी वालों का मूड नहीं है फाइनल खत्म करने की, जो बात है। उनको पता है कि रोड़ा चिकन कट जाना है तो मैच डिले करो।
भाई जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दो। पीएमजीओ मीना किस टाइम स्टार्ट होना है? 9 बजे। 9 बजे स्टार्ट होना है। ब्रो मैच री होस्ट हो रहा है फिर उसके लिए। और अगर स्मैश रोल हिट हो गया है बंद रहने दें। ये लाइट किस लिए है इतनी बड़ी? ये पानी भी ला दे मामा। यार मैच री होस्ट कर दिया उन्होंने। मैं गरम किए हैं। ठीक है। स्मैश विल डन नॉट ऑफ यस ब्रो स्मैश विल डन एंड टॉप ओवरऑल एमवीपी अभी नहीं दिखाया उन्होंने मैच में। टॉप ही होगा ज्यादा बेसिस यही है कि टॉप हो। ब्रो मुझे नहीं आइडिया कौन कौन सिलेक्ट हुआ ब्रो। ये आइडिया होता मैं आपको जरूर बता देता। मैं बढ़ा दिया उन्होंने। कुछ ज्यादा ही गैप दिया हुआ उन्होंने मैच में।
भी एक तो मैच वो भी मरमरा के उन्होंने करवाया, टाइमर भी बढ़ा देना मुझे लग रहा है। कर दें यार शुरू, क्या कर रहे हैं। सोन लिख दिया उन्होंने, बी राइट बैक सोन, बंदा क्या करे, पता नहीं क्या हो रहा, प्रोडक्शन इशू शायद आ रहा हो कोई। ईस्ट और वेस्ट वेस्टर्न, ओके हो गया, शुक्र है या पाकिस्तान ऐसा। हाँ ना, यही तो है, पाकिस्तान में ना मैचेस डिले हुए ही नहीं थे। आई थिंक एक री होस्ट हुआ था उसके अंदर, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक री होस्ट हुआ था, वो भी नैनो सेकंड के अंदर री होस्ट हो गया था। वो आई थिंक कोई प्लेयर का कोई इश्यू हुआ था, डिवाइस वगैरह का ना। इसके अलावा आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई याद पड़ता। और बैक टू बैक मैचेस हुए थे वो बहुत जल्दी हुए थे। लाइक अगर मैं देखूं तो, रुको जरा, आई एम नॉट रॉन्ग बाय स्पोर्ट्स, पबजी बाय स्पोर्ट्स पाकिस्तान। देखो हमारी जो ऑनलाइन स्ट्रीम्स होती है ना, ऑनलाइन स्ट्रीम हो जाती है 4 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे 50 मिनट इधर। हमारी ऑफलाइन स्ट्रीम के अंदर सिर्फ घंटे का गैप आया था, अंदाजा लगा लो, सिर्फ घंटे का गैप। लाइक जो 4:40 पे होती है वो 5:40 पे एंड हुई थी, समझ रहे हो। जिसके अंदर बस थोड़ा सा उन्होंने चेंजिंग वगैरह चीजें वगैरह दिखाई, और कुछ नहीं। वैसे मैंने अपनी स्क्रीन देखी, मैं देखूं जरा। बेटर परफॉर्मेंस एक्सेप्टेड एक्सोटिक और 731, यस ब्रो, उम्मीद तो बहुत है। मैसेज पढ़ लोगे, मैं स्ट्रीम देख रहा हूँ। मैसेज पढ़ लिया ब्रो, मैसेज पढ़ लिया मैंने, मैसेज पढ़ लिया, जवाब भी दे दिया। थोड़ी टाइम बाद आपको जवाब मिलता है, स्ट्रीम थोड़ी डिले होती है।
एफर्जन और यार मेरे से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ना पूछो प्लीज। पाकिस्तान भाई पास में पीएमपीएल पाकिस्तान के कास्टर मुझे नहीं आइडिया ब्रो। इंशाल्लाह पीएमजीओ बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह, दुआ हमारी अच्छा हो। यार क्या इतना टाइम लगा रहे हैं ये लड़के। पता नहीं क्या कर रहे हैं ब्रो, आई एम आल्सो वेटिंग। बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। यार ये क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। यार वेट कर रहा हूँ मैं खुद। तब क्या करे बंदा, कहाँ जाए यार। EWC नहीं ENC की टीम अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन देखो अभी हुई नहीं अभी तक। नहीं अभी नहीं हुई ब्रो, अभी नहीं हुई। मैं खुद उसी का वेट कर रहा हूँ कब होगी।
पता नहीं क्या यार दुआ करो आज की आज हो जाए यार कर दो शुरू टीम मंगोलियन हाँ सारी टीमें बन गई होंगी ये डब्ल्यू और ईएनसी की लेकिन अब देखो कब तक अनाउंसमेंट होती है यार अभी तक के लिए ना अरोड़ा गेमिंग टॉप 1 पे जा रही है उनका स्मैश रूल भी हिट हो गया अब देखो मैच डिले पे डिले हुई जा रहा है बार बार ही होस्ट हुई जा रहा है तो क्या करते हैं यार मैं खुद उसी का वेट कर रहा हूँ
आ गए casters आ गए finally Yeah, आ very गए important for these teams is to also be well rested. So maybe during that break, taking a little nap, being well rested for the games to come is going to be important. But again, quick reminder, we do have one team in the smash zone here that is going to be Aurora. Could be ending the game at any point in time today. So that's going to be, of course, a very big factor going back into this one. But here we go, another attempt at a wrangle. Plane path is going to be headed from Stolber down to what I believe should be Primorsk. So again, actually this is going to be a way better plane for the likes of TT Projects. They're going to be loving this one. Really happy on their drop location. And hopefully, I do wish we will see Top and Doc here, Jackie, back on the bike for the eco-tation. They were looking so cute earlier. It was so nice. It was very cute, mate. Team Mongolia announcement हो गया boys. Team Mongolia की different to what we had previously. I'll give you that much. We've had hot drops, we've had carnage, we've had Goddess, Nirjid, Archer, Top and Doc. Maybe we'll see a bit more of that. It's slightly different in terms maybe of the drops. Increase game voice करती है, game voice Aurora increase going to be करती riding है. it out for as long as possible, though, so they can still try and gravitate down to where they want to be on the military island. No, also I have to say, during that break, I was able to play a game of TDM and I lost. So sorry to disappoint. Didn't work out for me. I was playing on my phone. But hopefully these guys have that TDM skill ready to go at a moment's notice. As the drops will be nearly similar, except for GOAT will be going for their Kameshki drop, which they're very experienced with. They've gotten themselves some strong games from that location in the past, so I wouldn't doubt them too much for this early stage. And again, TGM good for Eastern Yasnaya Polyana. We'll be able to get control of the loot truck. Similar also for the likes of Vicious in Pachinki and also Afterlife in Severny. Very northern phase 1 circle. So going to be tough for most of these southern teams. And GOAT loving the fact actually here, Jackie, right? They didn't go for Novo. Kameshki Stolber, they're just next door on the eastern side. They're going to love this initial setup for this game. Oh, this is the dream for them. Yeah, a change of playing part. Match started, yes, bro. Making their life a little bit easier there with the early dropout. Obviously not wanting to run into a team like Aurora, the Aurora Mandem early, and be knocked out of the flow of things. So maybe this will be a good opening gambit for GOAT, and they'll be able to actually get some loot and play a bit of a better game out of it. Means though, Max, maybe this also does work out in a way though for Aurora, where they could avoid a lot of fights early, other than possibly running into champions amidst their rotate over the bridge. But yeah, maybe they'll actually be able to sort of just stay alive until late game, because all they need is a win. That'd be it. That'd be a smash rule victory. So elims and everything else kind of goes out the window. It's a very different mindset you'd hope. Exactly what you said. It's really going to be good for them, because there's not going to be GOAT team just lingering on the eastern bridge area next to Nova Ripnoya, so that's going to facilitate a potential rotation. Though, quick highlight again, I did say it, could be a little bit of an issue when it comes to the western bridge with champions. If you are Aurora, you might want to try and dodge it, as we do see though TGM's POV for a second. They did explode the loot truck early game. Maybe got even some better RNG this time. Maybe some P90s, which really, I know I keep talking about the MG3 as like the best weapon in the game, and I do believe it is, but in the hands of pros, the P90 looks like really is just way better. It's just so consistent. The recoil is easy to control. You've got 50 bullets in the mag. I think most of the players here hope to get a P90 as a secondary, because long range, the MG3 is not great, meaning you would have to replace the MG3 with your main AR, so you're not playing with an M4 or an AUG. You're playing MG3 and possibly a shotgun. So P90 is the best airdrop weapon in this type of lobby at this level of play in PMGO EECA. And there could be quite a few, because again, 4 loot trucks on the map, plus the airdrops, that's a lot of airdrop weapons that could be thrown in this match. Yeah, a lot of bits, a lot of bobs. Collect those, put them together. That's bits and bobs, Max. That's what you need to close down an important game like this. So yeah, we'll definitely see if that's a hot prospect, right? Loot trucks have been very lucrative for a lot of our teams that have been able to get their hands on them early. And curious to see if we'll actually get an opportunity for a big explosive finish with some of those weapons ripping through a few of the other teams. GOAT have been very handy whenever they've been able to get them. And of course, based on their centre location towards the zone, if they can wrestle Severny off of Afterlife,
well, this could be the dream start for them to have a complete contrast of the game they play back on Rondo. You'd be forgiven if you'd forgotten it for the viewers at home. It was a fair while ago now, but obviously they went out first, right? Or our opening team that were taken out. So maybe here they can change their fate, as they were looking like they might have possibly even been the squad to break into the smash zone first, to be honest with you, mate, with how they played yesterday. I mean, it was between them, TT Project, and also the likes of Aurora that realistically could make it happen in match one, and only one of those teams did make it come to reality. So yeah, TT Project here also talking about them into Primorsk, making a quick dash over to the western edge of Quarry. Also, there's a really good highway here, so it's very similar to Miramar. If you guys know Miramar and Erangel, we've got this highway just kind of taking up the entire length of the map on that side, and there's not a lot of really good defensive positions, so typically it's a very easy, straightforward rotation, which is what you're seeing on your screens from both FEs and Effect. As we'll get pretty close to Hospital and also residential area of George Pol. Not a terrible position to call home for the early stages at least. But Go team, as we also talk about them, they drop Stolber Kameshki, almost getting to the dead center portion of the circle. Is going to be looking really fancy outskirts of Severny. But good to see, not a single elimination on board. And no one really trying to ruin it for Aurora. So we didn't see any team trying to go for the big hot drop, which for them, they're going to love. And they didn't change their drop location, so they can just play their typical playstyle on Erangel. They're going to be loving it. As Destined to Rise, set up shop here on this road trifecta. Yeah, pull in, park up, and get themselves situated. Make sure those vehicles are as protected as possible for now. Do a nice bit of parallel parking. Oh, Ralph. Well, I don't know if he'd pass his driving test, but it's acceptable for what he wants. It's acceptable for what they need. I had some issues too with that when I was passing my driver's test, so I get it. I get it. He gave it a fair shot. Oh, it is going to be hidden behind a wall, though. Afterlife did not scout ahead of time. That's an instant punish move from Destined to Rise. Windy just going to pick up the pieces here and just scurry away. Not worth it. Raver also in the distance. Now teams here. It could have gone way worse. You could have lost the entire team upon making that transition to road trifecta. At least they just get one. So that could have been way, way worse in that scenario. So they can count their lucky stars on that one. As another team that's going to be parked up is going to be then Goat. They got a massive split here to the east of Severny. They got especially control of this high ground warehouse, which is great for scouting long distance and keeping your cars hidden inside the building. So I think the Goat, of that position alone, has been proven time and time and time again in this type of lobby that it is going to be a strong launching point in this match. So I think the Goat know exactly what they're doing with the overall approach on the terrain. When you talk about the approach on terrain, we can see slowly but surely a bit of movement up there from Aurora, finally beginning their passage over the bridge. And Champions are already quite far up towards Ruin side as well, so they don't seem like they'll be running into them just yet. They should have a bit of a safer rotation pathway, so we can possibly discuss a bit more Aurora gameplay the longer they survive into this one. Fingers crossed in their minds for a big chicken dinner. That's what they're going to be investing onto. You can see the other squad starting to hustle over as well. You got Avalanche coming in there from the east side, and then the move up from 777. So everyone getting themselves centered up towards the zone a little bit quicker here. Quick update on the circle yet. Didn't see a bridge camp from Champions. They instantly sent it over to Gatka, now next to Everest. So that does mean, knockoff effect, Aurora do have an easy cross on the Western Bridge. No gatekeeping whatsoever this game. Circle shift. Oh my, okay. Well, you guys don't see it on your screen. Hopefully it'll come up very soon. This is 50% water. This is literally the worst circle ever for any Southern team. The only teams really in the circle right now would be Afterlife, Destined to Rise, Goat, and also Mad. Look at the insta-pull-up. Everyone gets in their car, Jackie, just like, this is a terrible circle. There's not many compounds. We need to get there first, or otherwise we have to fight for those spots. Yeah, you
got to go, and you got to go quick if you want to have a good finish in terms of hard cover to play with on this one. Darling from D2R, though, looks to take the fight straight towards Afterlife as the nades are thrown in towards the building. Ooh, the spray down, lay down. There's two players from D2R get clotheslined on entry there, but they do get the backstab off with bets coming in through the back door, and they'll at least be able to pick up their teammates. We might see Amix actually want a piece of the pie. Maybe looking to be a bit more touch and go on this match. A bit more venturesome. As Goat also do see what's happening in this compound from a distance, so there's a lot of potential third parties that could be happening. Sure, it's Circle 2. Who would third party Circle 2? But when it's 50% water, you pretty much have Circle 4. We do speed run this game. Windy looted the MG3. Good pre-fire around the corner of the door frame, but unfortunately, he's going to get fully surrounded. That's Goat team up already to one elimination this game, and Afterlife, their run ends on early here on Erangel. That's it. Game over. 0 points for their troubles. Yeah, see you later, Afterlife, as they're finished off quick, smart, and already Goat team grabbing their bits and bobs. Yeah, they're just like, oh, you have a free MG3 for that? Hell yeah, we just get 1 point and also get that for free. Just snatching that extra loot from Severny. That is the best trade-off Goat could ask for, and actually especially good, right? Because Jackie, they could get in the smash zone off the back of this game, getting that weapon on Circle 2, when you know he's going to be very crash-centric because of the circle. That could literally turn the tides in their favor. Oh, not looking good for the Aurora fandom, though. As you can see, Reefers pulling into the zone has instantly clashed versus champions. Oh dear, the fitting element of this one seems to have come to fruition as the two Mongolian teams find each other, and already 2 players have been eliminated. Top and Reefers out of the runnings early. They go zooming into the zone, and this seems to happen far more commonly than you'd think for Aurora. They try and force the issue for a better position, and it's not looking good in the battle of attrition there. Genuinely, I like being critical. Like, even Dog gets picked off on the car there, on the moving vehicle. No escape confirmed by Freeze-Off. DG77, luckily enough, Zol does find a shed, but he's even getting peppered from a distance. He gets there, hides away with literally just a few HP remaining, instantly pulling the trigger on the first aid. But I can't be critical on this circle realistically because they are a southern team, and this is the most northern circle you literally can have on Erangel. I think it was almost an impossible scenario chucked their way. So because of that, it does not work out whatsoever. And the gatekeeping on the south really caused their demise. The Hope Circle does actually pull back down south. So we're back to a more regular state of affairs here, Jackie, as we do not have that much water involved. So teams going to have a bit more respite in this game. As DG actually a decent position. A team that was looking to be nice and comfy in the top 4. They're looking to get a big match this time around. Yeah, big game indeed. Could certainly be that prospect for a few of our teams here in particular. I'm looking at that roam over from TT Project, Goat team that are armed like absolute savages with the weapons they've been able to acquire this early. And then Vicious as well, that look good to start off the day back on Rondo. We'll see if they can translate some of that smooth play once again into the action here. Things kind of came to a halt here after that big dash of Aurora, and also Afterlife taken out of the equation early on. We are going to be on the outskirts of shooting range for most teams, except for the likes of 27 Plus, and also Amix are playing shooting range itself. Amix themselves actually playing on the underground portion of Shelter. So that could be an easy ticket to a top 5 situation, which we would like to see, right? We saw it last game, Amix actually surviving as a full team pretty much until the late game of Rondo. Doesn't happen often. Maybe this is the start of their redemption arc that we have been really just asking for the longest time, even since day 1 of the finals itself. But South, of course, the clutch are going to have to be required for quadruple 7. Oh, sorry, triple 7. Quadruple 7 was a player we had in NA's quadruple 6. There's a lot of numbers throughout all of these regions you got to cover. But that is going to be a push from Ozrox that have been normally very inconsistent, losing players early on. They can't afford to do that once more, as DG and Vicious will clash in the open. Ooh,
see you later, Joel. There we go. Aurora then removed here. Second place team to go out on this one, as they will fall alongside Afterlife quite early into this game. The dash into center stage did not bode well for them. Maybe it was a bit too bold, a bit too early of a call with how the zone balanced itself back out. You see a lot of teams surviving as neighbours as well in similar angles, but it is what it is. We'll carry on with the action for now as the zone will start to crunch itself back in, and we'll see how this one will shift. There you go, pulls back up towards the coastline. Gonna keep on heading north, it seems. No break. Most of the squads are not going to be in circle, except for the likes of Mad, Vicious, Amix, and Destined to Rise. Go over to the East Line Circle, but they're technically still clashing with TGM and Avalanche and Severny itself, so I'm not going to count them in because they are in that city. It's 777 here, in the open, spotted and battered is 6, getting bruised out there. That should be a pretty instant flush, and indeed he does get taken out of that match fully. Warrior Redlick will be making a nice push forward in this building. This is going to be the one singular house inside of shooting range, which is in zone. So this could just keep them alive for a little bit longer, increase that survival time significantly. As now the South got champions, Ozrox and Arcred still having to make their push, Jackie. They really have to go for a big commit, a big breach, possibly even if they want to make it in the circle. Yeah, you've got to try and do it confidently, really, and wrestle some of this space off the other teams. Can't afford to do it on a late push. Let's see, though, if GOAT team can withstand versus exactly that. A crash in from Avalanche that have eaten the nades. Oh, there we go. 2 down. Molodoy and Groza instantly bested on the clash. Looking to reposition as well. Smoke out through the window. Got the backup of the rest of the GOAT team here that could be farming up points to push themselves into that 1-1-8 margin. Team nade from Ayato. That's not what we usually see from a player of his caliber, but they should at least still clean up onto the initial squad and pick off all of Avalanche. Quick spam round the corner into the downed man of Molodoy, but the move up from Ozorox. They've got the high-profile weaponry, but can they use it? Ozorox living shoulder to shoulder inside of the building with them. Nade round the corner from Focus is good. Bad Boy goes down. Leon's out. If they could just flush them here, it could be so many points on this crash in. Oh, it's just really hard to get a nade angle onto those players of Ozorox if you're GOAT. The wall does not have any windows. You've got to go a little bit wider around. Ayato might be able to get it, actually. MK14 resonating through the city of Severny. I believe in the hands of Sanich. Could be a good weapon to use to overtake this location. TGM, though, looking to also go in a bit of that sweeping motion over to the east. The thing is, you kind of have to fight for this location. Reason why? You leave this area, it's open ground. You do have a hilltop. It's a little bit more over to the west, about 300 meters away. But genuinely, teams already parked up there. You can see Fleekit is already on that mounting range. So at this point, this is kind of turning, Jackie, into a mini battle royale in the city to see who will be the Severny survivors and who will be able to hopefully have a decent transition outside of the city to continue their adventure in this match, because things are going to get dicey for everyone involved. Yeah, this is where it's going to get quite scary. Any mistakes made could cost you gravely, so make sure you keep your head switched on. The Ozorox dive was a risky attack, and for GOAT team, they seem so close to being able to just instantly convert them into points. Barely winning out on that one. It's 6 elims that they've garnered for themselves thus far, though, and they're looking for even more. Nade in through the window. Bad Boy eats that one. Running low on weaponry for his MG as well. Only 53 bullets left there, so it could be a bit of an issue if he does unleash some fire and doesn't clean up with it. Champions in the meantime up against EG77, and they were losing that fight. And maybe they can turn it on their head. Good peek back up, Nomi. Oh, a sliver of health. Lucky that he's even still alive here now. Yeah, got to count his lucky stars here. He's got no meds, actually. I'm looking at his resources. No meds, not even any stems to go for, so no meat. Even if he does get the reset on his ally, that might just be game over. I'm surprised we didn't see actually him drop resources so Nomi can somewhat revive himself and get in a healthier condition. Pre-pod's got good angle. FPP possibly swapping into the smoke. No, going to commit to the TPP, it seems okay.
Reposition a bit deeper here, down south, next to the blue zone. The nade could be looking good onto Fearless. At least getting some damage, and it does indeed, but it will not result in a knock. As there's even going to be a third party happening from a distance. 777 and also Amix want to be a part of this fight. Nomi, good peek over, and he's still just solo with an M16. The loot is just not there. Not a weapon that you want to play with as you have to clutch up the entirety of this Mongolian team. The nade, nice arc. The throw is good, gets the knock, gets the elimination, and that's going to be DG. 77 out for the count, out in 12th position. Goodbye, good night, see you later, DG77, as they will not get any more for their investment on this one. Tommy, though, charges in. Good headshot connection as he's sprinting towards GOAT, but Ayato will instantly re-engage and shut down Avalanche in the closing moments, but they lose another player. So for GOAT team, it gets a bit more awkward on their run here, down to only a duo with the 9 points picked up. Red will light up Amix as well as Hardboy from the side of Arc Red. Third parties on that one and assists, dealing some deathly blows and causing a lot of encounters to break out. Ayato behind the vehicle gets run down by TGM. He's got no play off of Moxie. So far away to try and get trades here. Oh, this is a good angle for the nade. A bit short on the chuck, but he's got the good idea to try and chuck it in that direction. Though, looking on the mini-map, down south of here, it's going to be Arc Red. You got Hardboy, you got Star in particular, a previous MVP contender in this tournament, looking to encroach on the outskirts of Severny. Could get some good impact here on this match. Over to a different POV is going to be our remaining Mongolian players. It's going to be Fearless and Kino. It always is just Fearless and Kino. If there's two players alive, it's Fearless and Kino every single time, it seems like. And actually, not even a bad position on this circle, on the edge. Teams don't really have a good vantage point onto them, so they can stay hidden for a decent period of time. Outside of this game could be massive for the likes of after that banging game earlier, right? The chicken din on Rondo. If they can follow up with even just a top 5 with a bunch of eliminations, Vicious could be looking like a top tier contender in these finals. Yeah, they certainly could be. They're back to great form here today and giving us some monumental increases. Star leaving himself susceptible to be backstabbed, though, trying to wrap around the rear. Meanwhile, it is that P90 in the hands of Fearless that's spitting bullets quickly back towards the Vicious. And I say the Vicious, it's only one member left alive. Champions could be suffering from a similar fate soon, though, as they are trapped in position with TT Project getting shots down range towards them. A lot of our scrappy squads left on duos, all duking it out now. I think we'll see. Keep in mind, in the distance, Mad has got a good launching point in the circle. They have 2 players north of the road on the beach. That's going to be a full regroup very soon from that 2-2 split into a full squad, a full force in this zone. And they've had so many second places. I mean, you mentioned it earlier, Jackie. They had a back-to-back silver medal on yesterday's matches. Could they finally convert it into a chicken dinner? I'm sure that is what they're going to be hoping for at this moment in time. It's TGM, nades, chucked in their direction. Arc Red relentless on this hold, sieging the entire eastern side. But don't disrespect TGM. They can pull it back here. Do not respect their location, but they will fully send it. 2 players in the car will be enough, and TGM give it up. Eliminated. 6 teams now alive, and Arc Red getting all that juicy loot for themselves. Well, they needed it. They were super low on the ammo, actually. This is potentially going to save their bacon a little bit and actually give them some of the supplies they direly wanted. So hopefully that will let them go a little bit further on this one. A nade over from Kino, though, blows away some of that additional stock from TT. It's only effect left as Champions are spamming wildly into the smoke. The P90 spitting bullets quick, and TT go down because of it. So they are out here. No points off the back of elims with from that one, and 5 teams remain left alive in our lobby now. Vicious, Arc Red, D2R, Champions, and Mad Esports fighting here on our opening Erangel. And destined to rise before this game, we're in 9th position, 79 points. If they get a big win here,
This could be the comeback of the finals, the comeback even of the tournament, you could go and say. They're up to 7 elims, double-digit chicken dinner could be a massive launching point. So far, the only team that really have a compound. They don't have to move. They're dead center, dead set on this win. As the ridge line to the east, though, for Arcred really is also a really good fortress, able to keep them alive. No team on the east, they pretty much swept under the rug. All of those teams trying to make a quick dash outside of Severny. We had GOAT, we had TGM, not able to survive their encounter with Arcred from Uzbekistan. And especially, still have working cars. Most of the teams in this circle don't have cars in working condition. And when it's going to be going down to the west, if it does head that way, those cars could be their saving grace. But they don't have to, as the ridgeline to the east is still in circle number 7. Spacing to work with, but it comes down to how crisp you can be in some of these head-to-head encounters with a lot of our squads looking to just take the fight towards one another today. D2R could be back to their winning ways if they're able to control this compound they've got for themselves. Star having a bit of a look over, seeing if he can get line of sight onto him. You can see Takenov's POV as well with a similar setup. So all eyes on the building. But you've got no reason to peek. You can just sit pretty and wait for the push to come towards you when they're ushered forward by the zone. So they're not going to be sweating bullets too much on this. Starting the race in from Champions, though. Barrage's bullets down, knows they're going to be popping up near his ankle soon. Fearless with a P90 could be so deadly up close, and he'll deliver that onto Hardboy. Instant conversion from Keynote. Star switches to the shotty, trying to go in, but terrified of how quickly he could fall down. Fearless on the wrap round the backside, grenade about to blow. The vehicle taking the brunt of the damage. Star still holds, tucked in. I mean, Icy Fearless वाकई कहाँ पे still है? alive in that shed. He sees Fearless. He spots him. चैंपियन का दूसरा प्लेयर कहाँ पे है? For that one to confirm some placement points and also one extra elimination. He goes over the ridge line. That's going to be Star first to fall. VC क्या कर रहा है पीछे उनका? Fearless doing so much work, and that is the end of the fight. That's the game over for Arcred. But oh, what a third party happening from Mad Esports. Great timing here to overtake this ridge away from the grasp of Champions. यार वो क्या कर रहा है still looking so प्लेयर? healthy in this fight. अच्छा वो चाह रहा है कि Still प्लेसमेंट there निकाल ही lingering लूँ मैं. in the shadows outside of that shed. कौन हेड मारा कि Could be looking to subvert expectations, looking to be a bit more adventurous here, making that push upwards. But Destin's पहले भी Rise 8-9 left alone if किए they हैं go for फिर another से. good third party. This could be a Destined to Rise chicken dinner. As Mad Nice looking nade. very Oh, aggressive तेरी initially, क्या? Jackie, but now किन्हें they पूछ slow और down, आईसी allowing देख कहाँ आ Fearless to गया? hit an आईसी के insanely good पीछे आ nade गया. to open up that fight. Yeah, huge. अरे आईसी ने सीवन की गेम खराब कर देनी है. आजा यार उधर चल कि नहीं. Whether or not he wants to really just charge Nice back into this ठीक as है. well. About 40 rounds left on his P90, but look who's slithering closer and closer. Nice दोनों पे Icy push आ coming गया up but in the ठीक है rear. If he wants to दोनों put पास है. Vicious into a smash zone territory, there's a chance they could do it if he gets a chicken dinner and possibly a couple more elims अरे added वो onto this knock हो one. गया. Let's see if किसे he can knock किया इसने? backstab at the right time. Nades अच्छा up on the नेट से hillside. knock हुआ. उसे नहीं पता पीछे बंदा है. Fearless. They send in the और उसे नहीं vehicle. पता They मैड wanna का प्लेयर बंदा collapse पीछे with it. छोड़ गया वो. So, three आईसी of our गेम खराब squads कर with just a देंगी. solo player left alive. Nade's going to अरे be right नेट on गंदा. target there as well. Should be an easy conversion. Oh, अरे they just spot out Absolute on the turn. अरे He was lurking up the hillside for so damn बहुत long, गंदा but they खेल रही है. 5 eventually मैच में spot 16 him and pick पॉइंट्स. him off. And it's all on Icy यार in the क्या निकाल गए थे 1v3 अपने versus लोंडे. D2R अपने कह रहा now. हूँ मंगोलिया Actually, वाले. even a 1v4, it's a full squad here for Destined to Rise, going for the spray. But you know what? It's still a win. Deny it out to the Blue Zone. Icy, you've done your job, and you've done it so well. Chicken dinner, though, will be headed the way of Destined to Rise, a team that was so high on the second page of the rankings, and finally will be meeting Triumph as they will push on the first page of our leaderboards. Huge signs of life there for both of these two teams. The Vicious keeping it going even in dire straits. जो भी stream पर नहीं आ रहे stream को like कर दो. point game to climb back up and try and give themselves a fighting chance here today, with Aurora being unable to close it in the smash rule, going out at about the 14-minute mark on their mad dash into the zone. Talking about also Icy, Vicious needed 17 points to get into the smash zone. This is definitely सीवन का comeback आ गया भाई. सीवन का comeback आ गया. Icy, but it does make it
achievable. यार इन्होंने यहाँ survive किया है ना, बहुत ज़्यादा with survive किया with like a mid game, because he does get 6 placement points off the back of that. I didn't see exactly how many limbs they had as a squad. I think Icy does keep that hope lingering for his team that maybe we can see a full-on comeback. यार आज announcement होनी है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, समझ से बाहर है the trophy if they do get into the Smash. मंगोलिया की होगी, मैंने मंगोलिया की पोस्ट कर दी है. Game indeed, and a lot of really strong third parties initially, I would say. Champions were the ones to go for it first onto the Eastern Ridge, then eventually followed by Mad Esports, and as the fight just unfolds and it gets a bit hectic, Destined to Rise see a clear opportunity, a straight line, a straight path to that chicken dinner. They take it up, find the stragglers, and secure, I would say, one of their biggest games of the entire tournament, and at the exact right time too. Yeah, massive stuff from them. They're going to be very happy with that one. I was trying to do the math quickly as well, and I was thinking I think it was about 2 E-limbs he had individually, and then you're going to get the second place placement point. So yeah, it's still not going to be enough to get in. They would have needed first place and then a couple more in top, to actually have enough points to get within the We Smash. see our car most close to match point. Okay. To do that going into the No idea, bro. मुझे नहीं पता यार, शहजादे मुझे नहीं पता यार. Obviously, the Go team again as well. I thought they were going to have a bit more longevity on that one. Okay, let's see. They kind of just got collapsed upon. मतलब ये मैच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अगले मैच में दिक्कत हो जाएगी रोड़ा गेम में. This is some crazy action. We've got our overall match summary for game 14 here. Second game of the finals now wrapped up. These are some of the key takeaways. Only one airdrop was looted up, but we saw the P90. It was Fearless, right, playing it for Champions, I believe, playing with that P90 to such a high tier of gameplay, and able to just laser down the competition so often. And that's the reason why they were able to kind of leverage away that ridgeline to the east. Really good execution overall from Arcred, but it was just not enough. The P90 is just too broken of a weapon. Has also 16 headshots, and yeah, it continuously happens here, Jackie, where we see a super high ratio of headshots. So I don't know what happened compared to the first few stages of this tournament and now, but they're locked in. They get those scopes and boy, heads go flying. यार जैसे ने 2 मैचेस निकाले हैं ना 10-10 9-9 पॉइंट वाले, तो क्लोज तो आ गए होंगे. उनको हर एक मैच इंपॉर्टेंट चाहिए. अगर एक भी मैच बुरा गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी. अगर 6 के 6 मैच अच्छे निकाले तो फिर तो आ ही जाएंगे. Yeah, actually, Zjol should have asked Betts how to play the shed properly. Get himself a stronger finish, but no, really good to see Betts. इनके shed पे flag को क्या हुआ graphic, but if a player of this team is up there, usually it's or Ralph or Betts. 2 really strong individual players here from their region. Really happy to see how they were able to play throughout the entirety of this match. But I would say it was definitely it was a lot of circle luck, right, for Destined to Rise. But I think they played it correctly. They just zoned things away, make sure no one gets in a 200, 300 meter radius of their compound, so a breach just couldn't happen. Even if teams wanted to, इसे साथ stream manage करनी होती है सारा कुछ. Hold on to your vehicles, and when you have an opportunity for a third party, they rock up to the ridge onto the east and snatch away the win. So I think that here, on a circle like that, it was played almost perfectly from them, and Destined to Rise showing so much potential in this lobby. Yeah, no, absolutely so. A good increase in their stock and firepower and making it look way, way better there. Our overall top players, of course, you can see a nice spread from some of our teams here. Champions effectively denying the run for Aurora, which is poetic as always as they came into the zone. They lit them up. That's Kino and Fearless that look great. Fearless having a great run of things with the P90 and making that one. I want DG champion. Massively. Let's see. We've got our highlights from the game to look back upon though, and I'm sure we'll see a few of those moments. Let's see here, we'll start out with the crash up from D2R. This is where it all could have gone so wrong for them very early as well, Max, when you think back on things, right? Got clotheslined by Afterlife. If they didn't recover that fight, they never would have got the position they were in towards the end. Really a pivotal fight so early on phase 2 of this game. We didn't know it then, but it actually kind of decided the entire kind of setup of this Erangel game for these teams. A very good win for that Destined to Rise, though back into the fight of Severny. It was getting so hectic, and then Generation of Miracle, right? TGM see the few stragglers trying to exit the city, trying to exit the vicinity of Severny, and they're able to get himself a few limbs, but so do Arcred eventually, kind of repeating the approach of TGM for themselves and snatching the idea. But yeah, things were so bad. And actually, I believe you could see Star's POV there, Jackie, for a split second. He could see Icy, but he was so
focused on champions that he couldn't really focus his attention over onto Icy, so Icy was just left hidden away. बोर्ड के 2 मैच भी बैक टू बैक बुरे किए हैं ना वैसे. Yeah, able to just kind of run it out, being given the gift there with the commotion between the other teams, providing. भाई वैसे VC वाला अपना वो प्लेयर हैश 2 तक ले आया टीम को. कितने पॉइंट निकाले हैं? C1 ने 16 पॉइंट निकाले हैं. What the heck bro? मुझे लगा 10-11 निकाले हैं. ब्रो ये गोट की वो वाली टीम नहीं है. गोट ने किसी दूसरी टीम को एक्वायर किया. वो टीम पता नहीं किधर गई है. They got a duo when they lost half of their team. They got also a few eliminations early on the likes of Aurora, trying to gatekeep them on the southern ridge of that circle. But outside of that, duo Phyllis, Kino looking insanely strong. Kino in particular is just a consistent player on that squad. But good to see Fearless also get some big numbers, pumping up their. भाई C1 भाई full try hard कर रहे हैं जीतने की. Their weapon of choice though. Second half of this page is also going to be having the likes of Amix that I feel like have really started to respect the lobby a lot more upon day 2 and especially today. Sure, they don't make it far. They only get 1 placement point. At least they make it into the top 8, right? But Amix have definitely showed a willingness to adapt, which gets me hopeful. Maybe not for the finals. It might be a little bit too late, but gets me hopeful for the overarching potential of this roster in the future. Yeah, exactly. I think for what it is here, it was a little bit too slow and kind of went cool in the mid portion, so they're not really going to be able to get too much more out of it towards the end, but they definitely are a side that's exciting to watch, and it was a shame we didn't see as much of that. Let's have a look at the overall rankings though and see how our teams have begun to move up. Now 112 पे गोट आ गई है, 109 पे TT. It's still not enough to be within the conversation. Bro, I'm also waiting कब आएंगी. 6 points away for them as they do move back into second place, so you can see a little bit of a shift around here. Vicious in 4th, TT Project 3rd, Goat Team 2nd, and Aurora still firmly in 1st place with 120 points, looking to just win a game to close it down. I am going to say, though, it's going to be a bit scary if we get in a situation where Goat Team and TT Project both get in the Smash Zone, because look, compared to the rest of the team on this graphic, 3 chicken dinners each apiece. Meaning they're very efficient at getting out of that late game and getting the chicken dinner, even especially for TT Project. Their wins usually are on the lower side in terms of eliminations. So if they get up there, there's a very high chance they could convert it in a smash and become your PMGO EECA Season 1 champions. So ये मैच अच्छा है अरोरा के पास अगेन से Aurora, typical Aurora can get a 0-point game and a चिकन big कर chicken dinner सकती off है. the back of that. So you never know what's going to be happening with the Mongolian team. But Go and TT, I would say would be the main threat to this lobby, Jackie, that if they get up there, everyone is going to get even more kind of pressed to put those points on board. Yeah, you're going to get a little bit more panicky because you know how good they look at actually closing games with victories. Some of these sides very good at points, very good at being able to coast this one out and maybe just winning it off of the fact of, you know, the longevity of running the tournament out over the next few games. But for them, I think they would be a side that would actually just close it if given that opportunity. So yeah, it does get a little bit more worrying. We'll see if teams can possibly try and stop that being a prospect, as they have cooled off a little bit today. It feels like people know that after yesterday's display, showing them too much respect will be just as bad as not showing them any respect whatsoever and taking fights to them. But it should be exciting, mate, to see our second Darren Gal. Our team's going to be switching up the play style. How's it going to be looking? I mean, it's one team 6 points away from Smash Zone, 2 other squads 9 points away from the Smash Zone. It's going to get a real competitive here at the top. And if you're Aurora, technically, well, not technically, like realistically in this game, you want to see them convert the Smash. If you are an Aurora fan, they need to get the win now, because if they don't get it, I think at least one extra team will be able to overtake that 118 point threshold for the Smash area. And at that point onwards, it's just going to be so competitive here in this lobby. You never know when it's going to be ending, because one team, you could have a full-on 6 matches kind of just happen throughout the entire day and you do not have a Smash. When you have 2, 3, 4 teams join the fray for that Smash, then every game is going to get even crazier for these teams. So really the pacing of the rest of today is heavily going to be based on how match 3 goes down.
Yeah, no, yeah, I agree, mate. I think we're going to need to sort of see a true Aurora test had of all these at least teams here, and we'll placement see what point they in can top bring to the table. 5. Let's have a look what we got. आज रैंक भी बाहर हो सकती है. Yes, अगर वो उस तरह से ना खेलें then that you were highlighting earlier, of course, Competition तो the है ये तो. Snowwood Stranger. So get that redeemed and add it to your collection. Yeah, you had the Snowwood helmet earlier, and you've got the Snowwood Stranger PPBizon available for you right now, so you can have a full-on outfit kind of theme going in your repertoire in game. Though here you go, you got the code, also the QR code. Make sure to scan it if you want, and there's only 75 available. And if you did not get the helmet earlier, if you're on YouTube, you can go back a little bit on the broadcast. Maybe because of the delays a little bit more than you usually would have to, but do make it back and make sure to confirm it to get those 2 free items. And I believe we also have another one coming up later, so do stick around. More great giveaways are coming your way in the very, very near future. And you got so much to win. Great gameplay, great skins, Jackie. Everyone's loving it. Yeah, a lot of good bits and bobs for everyone at home, so get your hands on those as soon as possible, guys, and get armed with some great gear to express yourself in PUBG Mobile, which is what you want to be doing when you're out there knocking people. Right then, let's kick it off. We go back in. Another game of Erangel gets underway. Game 3 starts here. Aurora, same prospects as last time, still have a chance to walk away with the W early today. If they were able to get one, Max, theoretically, from नहीं यार सारे शॉट फुल हैं तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ यूनाइटेड का. इस बार यूनाइटेड है ही नहीं ब्रो. All being able to make it through to the upcoming LAN event in Jakarta and stamping those tickets in our top 4. So that would be the teams if it ends here. I mean, every other team outside of Aurora hoping for another northern shift just so Aurora can't convert this in a chicken dinner. As this is the exact same playing path almost we had as last game on Erangel. Primorsk. So great for GOAT team. We'll be heading over to their typical Stolberg Kameshki split. Almost dropping there more than Nova at Noya, which is normally their main drop location. So they just have another true opportunity to make it there very often in the finals. Aurora Gaming वाले and TT Project या कोई आप कोई भाई मुझे LCD गिफ्ट कर दो या 15-20 हज़ार रुपए की आनी है और प्लीज कर दो यार. कोई अच्छी स्किन तो दो एटलीस्ट. The circle is going to be very telling of the storyline, and Aurora going to have to dictate the pacing of their early rotation. If it's a big northern one, they've got to be quick, but no, it is going to be eastern, and there's still a portion of Military Island in play, so they couldn't easily survive and not go down early like last match. Yeah, don't let it fall through your fingertips and give anything super early. Well, it's always terrifying me, mate, whenever we see them close by towards champions. It feels like an uncomfortable fight for either of these teams, but noticeably worse for Aurora. And I'm glad that they do opt to catch a little bit of movement in the back line there and decide to jump in the vehicles and create space. Don't stay nearby. Get over to where they feel more comfortable and could potentially actually have some nice playable space in the zone. Scary that it's TT Project down that side as well. GOAT team going for the same drop last time up towards Stauber as they'll have that late rotate down. We'll see if this will work out any different here. Similar opening play, everyone got their comfortable drops, but potential for a bit of a very different finish. I was going to say, very lucky for Aurora that that car spawn was a 4-seater. Back to the E-quotation, yes. Getting the bikes back on board. Getting to their locations for each individual. But yeah, lucky it was a 4-seater. If it was just a buggy or just a 2-seater vehicle, or even just a bike, maybe champions catch them off guard because they were kind of looking in that direction next to the gas station. But no, they will be having a safe early stage. Very happy, though, that we do see 777 get an early elimination. This is a team in 10th position in the rankings, 87 points. But in the middle, outside of the top teams, really, in the middle of the rankings, Jackie, the point gap is so minimal that even a team like 777 could be back in the conversation. If they get, of course, we're talking double digits minimum, they can jump an extra 3, 4, maybe 5 ranks in extreme situations. And this is a roster that we've both enjoyed. At least I know I've enjoyed some of their gameplay. A very big surprise here in some total points. Final day है ना इसलिए total points से move कर दिए. So a good start with their elimination. A little bit of an ego boost at the start of that match.
Yeah, I think 9 that would do बजने लगे हैं, wonders अभी for them. तीसरा मैच है Like you say, इनका. they have been a very enjoyable team to क्या watch. They've had करें some great यार. highlights from the individuals to the overall team play, keeping us guessing at times as well with how deep they'd go into games. So nice to see them being able to find a little bit more stock on the opening moments of a game. Give you a reason to remember the 777. आवाज क्यों नहीं आ रही? आप आवाज ज्यादा करो फिर आपको आवाज आएगी ब्रो. Mad Esports yesterday were an incredibly कास्टर की आवाज force. कम कर दो. या कोई कहता है कास्टर की आवाज ज्यादा कर दो, कोई कहता है कम कर दो. मैं क्या करूं यार. आप लोगों ने वॉच पार्टी देखनी है, मुझे देखना है, दोनों देखने हैं, दोनों नहीं देखने, समझ नहीं आता. अभी इसके बाद 3 मैचेस बाकी हैं. वो पीएमएनसी और पीएमजीओ तुर्की ये मीना स्टार्ट होने लगे हैं. समझ रहे हो? Every time we get them on screen, so it's been lovely to watch their overall growth throughout the past week or so. There's really been so many similar storylines throughout the entirety of PMGO EECA here. I mean, teams that had definitely slow starts, been able to rise. लास्ट में दिखा रहे हैं सर. लास्ट में दिखा रहे हैं सर. हाँ फाइन, लास्ट में तो दिखा रहे हैं. मैच के बाद दिखा रहे हैं एमवीपी कौन है अब तक. अभी तक तो रेफर्स है, ओवरऑल एमवीपी नहीं दिखाया अभी तक उन्होंने. It's not impossible to get a sick comeback. ओवरऑल मिस आज के डे का नहीं बताया. Shock the world and take home one of those global event tickets. So don't give up hope, even if you had a bit of a slow and late bloom. There's still hope for the rest of the 2020. कैसे नवा खेलेगा आज पूछ लेते हैं. Goat team looking at their rotation, typical slow rotate away from Kameshki. Normally also Kameshki Stolber's got a lot of decent car spawns on the roadside, so in terms of vehicles they should be very. कैसे नवा भाई, आप आज खेलोगे कि नहीं खेलोगे जल्दी बता दो. लोग पूछ रहे हैं फटाफट से. मैसेज तो किया मैंने. Let's see. Stretch of teams from Yasnai Poliana down to Milta. The East Coast pretty much completely free, and Goat team will have no neighbors for the very early game of this match. Yeah, the GOAT team that can certainly achieve greatness if given an opportunity. That'll be a nice opening down bit for them, letting them live comfortably and possibly find themselves in incredibly useful bits to play with. Potentially vehicle-oriented, potentially weapon-based. Signovka as well here for Aurora still being comfortably lethal as they can quite happily run down the clock. They expired at the 15-minute mark into our opening round today. They won't want to make the same mistake twice, as they will be in position for now. Great team with a little bit of a scouting maneuver as well. They're in the vehicles and trying to make a bit of a run down the roadside. Fair few squads getting close. कासिम खग्गा रोड़ा Esports. तो अच्छा मैं को ये कौन सा नाम बता रहे हो? अरोरा Esports, अरोरा Esports. इम्पोर्टेंट मैच है अरोरा Esports का. ओवरऑल स्टैंडिंग भी दिखा दिया यार. ये लो मौजे मारो आप लोग. In terms of TT Project Champions and Ozarok, so a lot of room for this one to get quite explosive. चलो नरवालो चलो. The triple threat near Pachinki, western side completely open. There's no teams gatekeeping school, apartment, Potato Hill, even the western edge of farm. So unless they really crash into each other mid. भाई आप लोगों ने मंगोलिया का टीम देखी? मंगोलिया टीम देखी? मंगोलिया देखा नाम था टाइसन. हाँ हाँ वो मैंने बाद में ऊपर देख लिया. मैं कहा ये क्या करी जा रहे हैं. Slow but steady rotate into the play zone. So क्या ही करी जा रहे, क्या ही करी जा रहे हो लोग. A shelter will be the dead center here of Circle 1. Gonna have a few teams in a decent position, but destined to rise. Big fans of shelter. They love going down in there, hiding the buggies in the lower portion of चलो 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 यार करवा दो जालमो. 20 के सब्सक्राइबर करवा दो पीएमजे साउथ एशिया से पहले. They're really good at it. Yeah, dude, they love it. They love it. Sitting pretty inside their little mole hole and just waiting out all the competition until summer comes around. That's what we've seen a fair few times from that team. Will it be happening here, though? That's the question. Do you wonder how things are going to go for Aurora once they get back into a position where they will actually have to play? देखिए स्मैश पॉइंट वाले रूल साउथ एशिया में भी यूज अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई.
get to them. एनसी टीम अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई पाकिस्तान की। Play a slower game out and be able to get themselves into a good position themselves. आर्केड क्या कर रही है इस दफा? आर्केड कुछ तो कर रही है यार। टेट्सू ने पेल दिया। हाँ टेट्सू ने आज भाई वो उसके अंदर टेकन के अंदर 3-0 और सलाना इसको मारा, फिर चैंपियन भी बना। आई थिंक ईडब्ल्यूसी के लिए क्वालीफाई भी हो गया। फाल्कन का प्लेयर था टेट्सू पहले ना, अब इन्होंने किया वो बहुत बहुत कमाल का खेला, बहुत कमाल का। ब्राजील का लाना, हाँ ब्राजील का भी ऐसा ही स्ट्रॉन्ग होगा। मैं लाइक मैचेस देख रहा था ना, उसने हिलने भी नहीं दिया। 3-0 मारा है। Sanic now behind the door frame, cooking that nade, looking to nice nade, right to the face. टाइमिंग देख रही है उसने, फुल एंड पे जाके फेंका है, कोई रिस्क वाला नहीं। नाइस, 2 नॉक। ओए क्या बचा। Easy pickup for TGM. अरे a miraculous run in this compound breach. Only losing retro so far. It's a pretty clutch 1v2 Sanic going solo once उसने क्लच कर जाना individually from these two teams. क्या लगता है ये 1v4 होगा? Misa trying to make it work out. Default a little bit too far. Ooh, default. Still wins the fight. The 1-on-1 trade onto put in. How did that work out? Misa attempting a reset, but Amix got the 2v1 ओके रेफ छुड़ा दिया इसने। This is looking like a game over. पीछे से डिफॉल्ट आ रहा तब तक। लड़का ले गया, क्या बात है। क्या ही कमाल का 1v3 किया यार। और डिफॉल्ट का जो रिफ्लेक्स पे 1v3 आ रहा था ना, ओ 1v1 किया ना इसने, स्प्रे बहुत प्यारा। iPhone 60 FPS और 120 FPS। यार मेरे से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ना पूछा करो यार। Just point 30 WT के लिए। ओके ओके ओके। Felt like they had basically won, went into that engagement very comfortably, but no, not happening here as they're dealt with. You can see towards the coastal line as well, a setup from Aurora there looking comfortable. टेकनवेल टूर कितने पॉइंट थे वैसे? मजा मारा। They know a full squad got eliminated and they know I think कुछ न्यू हीरोज ट्राई कर रहा है अरसलान। It's not in circle. Do you want to take that risk? Like for Ralph, it might be the case with a buggy going for the wide wraps, sending it south into Alamo itself. Nade cooked up, primed for default. Let's get a bit of damage. 2 back-to-back. It will not connect default with a jump shot on the DBS. What a huge engage. Can the duo? Okay, दूसरी टीम ने पुश कर दिया। D2R वर्सेस MX, 2 बंदे हैं। Eliminations total is a possibility. Darling also going for एक नॉक कर भी दिया है इन्होंने। So many misplays happen in this compound. I was being very और ये डिफॉल्ट पे जिम्मेदारी है, इधर नेड आएगा। Down to default in the clutch scenario in a very nadeable अरे वो 1v1 लेने जा रहा है, तब तक उसने रेफ दे देना उसे। Engulfs the area, adding an extra time factor to the equation. The default's been looking so good with the अरे बैक से पड़ गया। As over actually another third party's unfolding. 200 एक और टीम आ गई। अच्छा non-stop here. 26 plus one a piece of the compound. अरे बैक से पड़ गया, बैक से। ओए फिर भी अच्छी फाइट निकाली है यार उन्होंने। And then 27 plus next in line to find their way through the party. But will the bouncers deny them entry? Can D2R hold them back? Good shots from Ruzen, primed on target as Betts bites the bullet literally. यार को सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए तो 4 ने आ जाए ना, 4 में इजीली चिकन कन्वर्ट कर सकते हैं। TYSON 63 प्लेयर कैसे या 64 होते हैं? एक आधा नॉक फिनिश हो गया होगा ना। What's going on in Alamo? It's not even in circle. And actually, destined to rise. ये compound बहुत गंदे हैं। Literally dead center of circle 3. Why did they leave such a great nest they created for themselves? A nest of safety. 3 किलो हो गए हैं। Not even in the circle. Big head scratcher there. 11th को करेगी, 11th को। Yeah, you can see on the elimination feed down to just a solo. And I think that here, as he's surrounded by players of 27 plus and Azarox, things are looking quite grim. As Aurora, though, one knock does come out. They are dead center of the circle. They went for one of those big Hail Mary sends, Jackie. Luckily enough, though, it did not result in a flush, so they're going to remain as a full squad in a very strong position on this circle. This could be the smash coming up if they can survive even more going into circle 4. Yeah, if they can get themselves into a late game finish, it could be absolutely massive for them. उधर डोबी आ गई, क्या कर रहे हैं यार?
but they've been able to pick him back up. So there's still a 4-man squad for now. Tommy there from Avalanche getting the adjustments back over as well and being able to light up another team. So many squads that could expire out towards the blue that have been just fighting on top of each other. Crates on top of crates. Yellow. Buggy के ना buggy ठोक दिया Losing their grasp. Just trying to tag in the next team. It's still going. अच्छा OZ और 27 वाले ने अच्छा किया रिट्रीव बैक कर गए हैं. It doesn't make any sense to me. There are so many good available options in the playable area, and yet they're just hungry for eliminations. I think it is also a knockoff effect of a. वो जो भी stream पे नहीं आ रहे हैं please stream को like कर दें. Kind of gave up hope, which is not great. I wish they had the mentality of just keep on going, trying to get that price point increase. But some teams just maybe just going a bit more. Let's just send it because why the hell not? We're not making in top 4, and we've seen that kind of a desperate attempt at getting these fights going. As Ozrox, though, will try and think better of it. Will go back into their vehicles, going for the wide northern rotate. Actually do spot that airdrop. What is it going to be? EBS swap going to pick up the P90 that we saw right last day. Yes bro, आज सारे last day PMGO MENA के league stage का PMGO EECA तुर्की Eastern Europe सारे ही last day bro, सारे ही last day. Cook with it. TT Project on the wrap back around towards the row side, get themselves back in the zone and get moving down towards the happening. It's a good center circle set up from Aurora as well right now, as they've been able to sit pretty and get the full heal back on their teammate that went down a couple minutes ago. So we reached the 15-minute mark and they're still alive for now, in a decent position to try run the clock down on this game. Same cannot be said for D2R, that forced their fights out in the blue with everyone ringing the dinner bell. And one by one, all the teams that went there have left broken and bruised. Ozorox, a similar squad that went in that direction, lost Bad Boy. They're down to a triple threat. Bullets being spat towards them. TT Project fighting Arc Red as they will achieve some nice damage. वैसे भी मंगोलिया स्क्वाड्स में 4 मैन है, पाकिस्तान भी नहीं 5 मैन है. एक प्लेयर का ना अभी आइडिया नहीं है. आई थिंक कीनू है वो सब्स्टिट्यूट में, तो इसलिए वो मैन 4 ही लिखे हुए हैं. And they got a great compound. It's going to be Squad House on that ridge line. TT Project, though, a bit of a risky push here inside of Shelter itself. They don't know where the players are parked up. It's a risky push, and they will get punished. 1 down, 2 down, down to Effie's. And as a solo, getting 4 points in a lobby that still has 42 players alive is not looking too good. It's looking नहीं टोटल 5 नहीं, टोटल 5 है. लाइक एक सब्स्टिट्यूट भी है, लेकिन वो ऐड नहीं किया अभी मैंने. PMGO में 4 डेज का. यस ब्रो, 4 डेज का. 14, 15, 16, 17. This is a great opportunity for the likes of Goat Team and Vicious. Yeah, this is a brilliant position, mate. Dream scenario now to try and climb on this one. So let's see what they can do. Atomic, with his eyes lighting up, finds another member of Ozorox, and they are down to a duo. So it's getting worse for where there. Oh, Fearless up top side as well. Nice Good. one. Finds the angle on the P. Cardboy unable to tuck into cover. Oh, mate. Somehow dodges the shots to tuck back into Shelter. Nice one, yaar. Fearless. Cratering down to chase him. Arcade at a time क्या fight ले रहे हैं यार C1 वाले. Inside of Fleek up on the hill, now just the sacrifice, but DG77 are hearing all of this. So they've got a better read onto what's going on over towards the entry to Shelter. And Star can just set up. He can just play. वो बग्गी फाड़ दिया कि भाई वो प्लेयर ही ना वापस आए. Just to survive and get maybe a placement point. We are top 10, right? So only भाई चैंपियंस ने अगर ये मैच कन्वर्ट कर दिया ना, टॉप 4 आ जाएगी. अगर ये मैच कन्वर्ट कर लिया तो. Nice nade. क्या नेट नहीं लगा. जोन से चला गया. Now 9 squads are left in this lobby, and in particular you talked about DG, right, looking to fight onto champions, but I think they read the elimination feed really well. होना चाहिए यार, C1 मंगोलिया से टीम आनी चाहिए, मजा आएगा. Not really worth it. We still have a compound in zone. If they were down to maybe just a duo. यार वो नेट नहीं लगा, इतना प्यार एटॉमिक नॉक हो गया. That is the DG we know and love. But this one is just not worth the effort.
Circle shifts once again, and a team that अरे is डेमो भी गया. 2 teams in a circle here is going to be Goat Team and Aurora Gaming left stranded and ओके, looking किनो to के go बाद hard अच्छा on that एंगल है, win. किनो के बाद अच्छा एंगल है. Yeah, both of them with their fingers crossed that they can close it here. अरे नेड चेक करो कितने डोज करे वो. किनो मारना शहजादे, बाकी वो डेमो कब तक होल्ड, कहां तक होल्ड कराए यार. नाइस नेड fearless. Fearless with the backstab there. Good adjustment onto Ravio as he will fall pre-pod with a sideline shot as well. That's DG still getting नाइस वन बग्गी, बहुत प्यारा. अरे fearless भी नॉक हो गया. वो स्मोक के अंदर है. नाइस वन डेमो. डेमो का 1v4 है. 1v4 कह रहा हूं, 1v3 सॉरी. अरे लेफ्ट साइड से गलत सीन हो गया, गलत सीन हो गया. पिंच हो गए दो टीमों में. As they will be able to turn their attention, and Misha will मोली से मारा. ओके 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 ओके. instantly goes for the pickup play on his mate as well. ओके मैंने फिर फोकस नहीं किया. Get themselves back up. मुझे भी लग रहा है रोड़ा चैंपियन बन सकती है. टॉप 8 तो आ गए हैं. भाई फिर पोस्टर वगैरह रेडी कर लें फटाफट से हम. They have that man advantage and they can leverage it. वैसे क्या कहते हो, क्या कहते हो. Real estate up north. The blue zone going to be ticking hard, trying to rush his way through. अरोड़ा चैंपियन बनने जा रही है. Run his way, sprint into ओके the zone. जोन में बैठी है फिर उसके लिए. Aurora are set up beautifully on these rocks. A bit of extra elevation actually with that kind of rocky terrain to see. जो भी न्यू आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दें प्लीज. Still got 0 eliminations, which is the way you want to do it. Again, a low elimination chicken dinner is still a chicken dinner and would be enough. उनको सिर्फ चिकन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. Your PMGO EECA champions. They don't need to get involved in the fight. The would make it risky for you to get that win. And they ain't got to do anything but just sit and wait. The more squads that go down. बस सारा कुछ रेडी, बस आपने कॉल देनी टाइसन में पोस्ट कर दो. It is for them. On this one, Windy on the move here as Afterlife hold on by the smallest Fred. At least 2 players alive. They're going to wrap around the backhand side and possibly run down towards the angle. ये भी थर्ड मैच है ब्रो. तो फ्री फायर में भी नहीं लगता. पबजी ने किसी सेकंड गेम से ये आइडिया लिया है बट मुझे नहीं पसंद. स्मैश में मजे का यार. चिकन आ रहा है बॉयज, चिकन आ रहा है. लेट्स गो. क्या लगता है बॉयज, इस मैच में चिकन आएगा या अगले मैच में बात जाएगी? इसके बाद 3 मैचेस और रहते हैं. अगर मैं तो चाहता हूँ कि इस मैच में ही आ जाए, फिर अगले हम पीएमजी तुर्की देखो तुर्की, क्योंकि आज हम शायद पीएमजीओ मीना नहीं देखेंगे बिकॉज तुर्की के आज फाइनल्स हैं. टीम्स को प्रॉपर ही चांस मिलता है यार, प्रॉपर ही चांस मिलता है. लेट्स गो फॉर अरोरा फॉर विन. लेट्स गो. As a circle moving away, no one is in the play zone except for 6 player from 777, and it's going to be on the ground, just going low towards Milter Fields. This is literally on this circle, Jackie, the worst situation imaginable. Every team forced to go. मुझे खुद लग रहा है कि इसी मैच में खत्म हो जाएगा. मुझे खुद ही लग रहा है कि इस मैच में खत्म हो जाएगा. बाकी देखो यार, बाद में भी अरोरा ने चैंपियन बनना, अभी भी अरोरा ने बनना, तो अभी भी बन जाए यार. चल 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 चल. डीजीएस एमडी की फाइट हो रही है. टॉप 8 में आ गए. 6 सर्कल चल रहा है. अरोरा ने जोन का एज है, अरोरा के पास हल्का सा एज है. अरोरा के पास एवलांच फाइट लेने जा रही है. एवलांच फाइट लेने जा रही है बॉयज. बीसी भी पीछे से जा रही हैं. 2 टीमें आपस में फाइट हो. आगे अरोरा स्पोर्ट गेट कीप पे. As Mad will get caught. DG77 मोलिया कुछ तो खा के आते हैं यार. ओके नाइस नेट. डीजी का एक नॉक हो गया. उनको पता लग गया होगा, डॉग को पता लग गया होगा. जो डॉग जितना दिमाग लगाता है ना, डॉग को पता लग गया होगा. लेकिन बैक से भी बंदे आ. वो देखो एवलेंस से उस तरफ दूसरी टीम. एएल का लास्ट प्लेयर है. हाँ लास्ट प्लेयर, फिर ठीक है. लेकिन जाते जाते
गंदा नाइस नेट, उई नाइस नेट, अरे क्या बच्चा दोनों, उसे पता लग गया ऊपर बंदा है, ठीक है। They're going to be putting their focus on now 3 teams. This Avalanche to the east, DG77 to the west, and one solo up north. डीजी का गया, डीजी रोटेट करी पीछे, एएल वालों को भी देखो। नेट 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 एफएस नेट, ओके वीसी भी नीचे चलेगी, वो वीसी और दोनों डीजी नीचे चलेगी, तेरी है। बड़े किल हैं, अरोड़ा के बड़े किल हैं, बड़े किल हैं। ओए ओए ओए, एवलेंस ने 2 किल उठा लिए फिर भी। ओके एएल का मर गया प्लेयर, नाइस वन, 4 किल, ओए ये लो डीजी गई, ओए होए होए पूरा मूव बना दिया अरोड़ा के लिए उन्होंने। नाइस नेट, लेकिन जल ओवर कुक हो गया। देखो 2 टीमों ने जाकर ढोका और अरोड़ा बैक पे थी। I was so confused the fact they're going for it, but they don't know this is Aurora, right? Chances are they have okay, no idea top full top बट डीएमआर हो, मिनी हो, ये क्यूबीजी क्या नेम है इसका गेम और गन का, यूबीजेड क्यूबीजेड नहीं, ऐसे कुछ नाम है। Now that position's been cleared almost fully. Only Nomi stands over. भाई जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो यार। चिकन आ रहा है ब्रो, चिकन आ रहा है, बस खत्म कहानी अब तो। वीसी 4 मैन है वैसे तो। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। डॉग गुज्जर फॉर अ रीजन, बैंस तुम नोमी आ गए, नोमी आ गए, नोमी डॉग 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 डॉग। It goes around the corner with a nade. Close engagement. रेफर्स भी यार थी जब से फाइटर उस टाइम गन वो एनिमेशन में थी, अगर वो फिनिश डाल जाता उसको। MK12, यस MK12 आ रहा है चिकन, आ रहा है चिकन वाइज, आ रहा है चिकन इंशाल्लाह। वीसी और 777 वीसी कहाँ, वीसी नीचे चलेगी है, वीसी नीचे चलेगी है, गोड को मारना हाइटेड एरिया इन पे आ जाएगा, वीसी नीचे चलेगी है। ओए होए वीसी के फ्री के किल उठाएंगे ये। नाइस वन, गई वीसी। वीसी का शैक आउट ऑफ जोन आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वीसी का वाइस चैंपियन आ रहे हैं। अरोड़ा गेमिंग डॉग ने नॉक किया गोड का एक प्लेयर, नाइस फिनिश, 8 किलो, वो फटा हो गया गोड का। रेफर ने नॉक किया एक और, नाइस वन। ओ लो गोड डेड हो गया। टॉप 3 आ गए हैं वाइस, टॉप 3 आ गए हैं, 8 किलो हो गए हैं। 4v4 अच्छा जो विकेट्स है ना उसके वो रेप हो चुके हैं, ठीक है। वो आईसी नॉक कर दिया उसने टॉप ने, वो टॉप की पोजीशन देखो, बट शैक के अंदर उसने वैसे नहीं निकलने देना। जब उसके बाद वैसे विंडो से मार, विंडो से मार, लेफ्ट विंडो से मार हल्का सा करके, चल चल चल। जोन में है कि नहीं है शैक? अगर शैक जोन में नहीं है फिर तो वीसी के लग गया ना, अगर जोन में है तो थोड़ी देर सर्वाइव कर जाएंगी, लेकिन 777 भी नीचे है। तो डोरिन जहां पे है ना, अगर इनको डोरिन की इन्फो नहीं है तो डोरिन थोड़ा सा बैक स्टेप दे सकता है इनको। And now all it would take is one final play here in the head-to-head between them, 777 and okay, रेफर ने वीसी के अंदर वालों को नॉक किया। 4v3 की सिचुएशन है बॉयज, जोन नहीं है, ठीक है शैक में जोन नहीं है, नेडिंग हो रही है, बहुत प्यारा नेड। ओके टॉप एक साइड देख रहे हैं, 2 बंदे एक साइड देख रहे हैं, वो ज्यादा जोन अरोड़ा के पास आ गया। अरोड़ा चैंपियन बनने जा रही है, अरोड़ा चैंपियन बनने जा रही है, सारा जोन बैक आ गया, सारा का सारा जोन। रेफर के एक नेट से 4 गए, तेरी के ओ भाई सा सिंगल नेट से 1v4 किया इस लड़के ने। ओए होए होए होए, रेफर्स बन गया एमवीपी ब्रो, रेफर्स बन गया एमवीपी। ओए होए 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 होए, 4v3 की सिचुएशन। चैंपियन के लिए सिर्फ चिकन चाहिए, सिर्फ चिकन। अगर ये चिकन आएगा तो चैंपियन बनेंगे, नहीं तो अगले मैच पे बात चले जाएगी। ओए होए होए, क्या सिंगल नेट था।
as the Joker has been played. And it is Aurora. 4v4 अरोरा ने जगह ले लिया अरोरा ने पूरा जोन कंट्रोल ले लिया 777 को जोन में आना है बहुत मुश्किल है बॉयज जहां से स्प्रेज आ रहे मंगोलिया के स्प्रेज है कहां से आएंगे डोक है टॉप है हर जगह ही है एक गिराया डोक ने उसी टाइम एचपी करने की बजाय उसने सिर्फ हील की ओ नेट को किया उसे पता है बस गया खत्म का नहीं नाइस वन रेफर्स का एक और नोक रेफर्स क्या कर रहा है नेट से क्या कर रहा है गया अरोरा गेमिंग चैंपियन बन गया बॉयज अरोरा गेमिंग चैंपियन ओए EECA रीजन की चैंपियन बन गई है PMSCS से 3 दफा जीते हैं स्प्रिंग फास्ट स्प्रिंग अगेन से PMGO EECA स्प्रिंग फाइनल्स डॉग टॉप रेफर्स ईस्ट एंड होए क्या ही गेम निकाल लिया क्या ही गेम निकाले वो रेफर्स का वो 1v4 नेट वाला मजा करा दिया मजा You said it so many days ago, Max. Singing his Why praise, posting? मुझे posting. Unsung hero, someone you wanted to see, really given his flowers for how much work he's put in. That nade was the icing on the cake. Boys posting, मुझे posting. That he's played. Unbelievable. Watching it with my mouth agape to see him blow everyone up. The Vicious went down, and Aurora, well, they smashed through the competition, but hell of a play. That grenade is going to go down in PUBG Mobile Esports history. What a move. Boy, posting हो गई है. No one is going to say Kobe anymore. Everyone's going to say Reefus on those grenade throws. होए क्या ही चिकन निकाला यार क्या ही चिकन निकाला लड़को. The man did not need to flex that hard to wrap up the win as all of these players walking out in triumph, victorious in this event. They've had some shaky starts, but that is the typical Aurora way. As they come back stronger towards the later stages, PMGC था in Eastern Europe and Central Asia. Absolutely, bud. The champions, there they are. The legends themselves. Aurora. ईस्ट आया ट्रॉफी उठाने ईस्ट को सिर्फ ट्रॉफी के लिए उन्होंने रखा हुआ है यार. नाइस वन यार बहुत कमाल यार. But the man also, you know, is ready to play if he needs to. Deserving to be also here next to his comrades. This 5-man team. लग गए गोड के लग गए yes. The only thing this team needs would be to win a global trophy. Boys अब हम देखेंगे PMGO तुर्की. Boys guess करो कौन बना होगा. From the CIS region, you could see everyone. Boys MVP कौन बना होगा guess करो. The trophy lift of celebration, a tournament where they fought hard, Max. They had some ups, they had some downs, but now more than ever, they go to show why they are not just individually talented. They are also MVP कौन बना होगा. MVP कौन बना होगा. Do it in the fight. Do it in closing. इसलिए डिले भी इसीलिए कर रहे थे वो. Big thumbs up there also for this team. डिले इसलिए कर रहे थे उनको पता है मैच मुक जाना यार. मजा आया इस मैच का मजा आया बहुत मजा आया यार. Even as they transitioned into the Alpha Gaming organization, and then they lost it in the. वो कह रहा है पिक्चर ले लें. अच्छा वो कह रहा है सेल्फी ले लो सेल्फी. And it was time for them to reclaim. Reference the picture boy bro. With the nade of Reefus to call it a day. They're going to celebrate by taking that selfie with. हम भी कर लेते हैं यार हमारी भी फोटो आ जाए यार. What a storyline. हमारी भी फोटो आ जाए. Of this region, no one is even close. यार MVP बनाओ MVP दस्ती. Make sure you get everyone's good angles, but I tell you what, mate, I don't think Aurora have bad angles. We saw the way they were peaking on that game, and they looked beautiful. Some great connections, great shots, and even better nades. First का वो नेड ओए Get the trophy lift in, soak in that moment, and absolutely. भाई East. What a crazy. East full heavy है भाई East. Teams against the Smash Zone and they end it early. No one able to even join them over there. भाई जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट से. We need to answer, which is, does Reefus indeed secure that MVP title? Because meaning every player on the core roster of this team of
Aurora would be an MVP on some scale. You have global MVPs, you have regional MVPs. This would be one of the rosters after that goes down in history as one of the best to ever be in the scene of PUBG Mobile Esports. I'm really curious about where all these awards go, but mate, if it was up to me, I would give it to him hands down, because honestly, not only was that nade legitimately an MVP-worthy play, it's how रेफर्स बनना है, लेकिन कीज वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे. There you go. TYSON भाई डे भी दो आज इस खुशी में. कुछ दे दो टेक्निकल ब्रो. क्या कह रहे हो? No way anyone else deserved it with how good he was this event. Yeah, I was seeing the chat. People were यार वो नहीं दिखाएंगे. at the start of this tournament saying he was a bit shaky. कीज वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे. I think ये AI से बना रहे हैं यार. ये मुझे कल पता लगा था. In stride and will be securing himself, of course, that MVP. दिखाने तो चाहिए यार. By Infinix once again. Does that mean he gets 2 phones? I guess he's got 2 phones now. Hell Kimbo Infinix. God damn. यार वो वो नहीं दिखाएंगे उस तरह से. सारे स्टैट्स मैंने स्टैट्स भी तो अपलोड करने हैं ना साथ. There you go. Infinix supplying Aurora with the goods there as he gets his treat. Shout out Reefus one time. Tell you what, Max. Basically, that nade was the embodiment. यार वो स्टैट्स दिखाओ ना. विदाउट स्टैट तो मजा नहीं आएगा. ये तो सबको पता है वो जीता है क्या नहीं है. वो तो सबको पता है ना, तुर्की से वो हुआ है. But genuinely a game-winning grenade. Usually on this roster, when we talk about grenades, you think about Doc, right? The guy. Like हमने देखने साल में स्टैट्स ताकि लोगों को पता लगे कितने किल किए हैं इसमें. Previous CSA region, now EECA, but no, it feels like that mantle has been now gifted to Reefus. I genuinely couldn't be any happier about this result. People say I'm a little bit biased. I do have a bit of a sweet spot for some of the members of Aurora because I've been watching them for years now and seeing this team, some OG players that have been here since the inception of this esports, Jackie, like Top in particular, still doing well to this day in the big old 2026 is an insane storyline that I just cannot wait to see. Yeah, दिखा दो. Yeah, boy. Let's have a look then at the overall rankings. Overall rankings आ गई, वो भी बनाते हैं अभी overall rankings भी. First place, your champions, of course, with 145 points. But this is the big ticket item for me. The grassroots scene rising of GOAT team. PMGO finishing EECA. finals, Max. They not only grind through the club open, through the opening game qualifiers, but they're going to bloody Jakarta. Oh, so good to see it. Aurora PT भी चलेगी, GOAT भी और VC भी. Project will indeed be representing EECA in Jakarta for PMGO main event season 1. But a little bit unfortunate for DG77. कोई फर्क नहीं पड़ा, वही top 4. Yes. As a favorite in this event, but there is going to be a bit of an upset here, echoing throughout the arena as the second page still. यार MVP दिखाओ, मैंने post बनानी है यार. Glimmers of hope from so many of these rosters, right? और मैंने कुछ नहीं देखना है. Back-to-back second places of Mad, Avalanche's insane chicken dinner over on Rondo. Everyone here put up some big numbers. As your daily MVP though, will be fearless with the P90 from good old champions. Yeah, it kind of feels a little bit more sour, doesn't it, when you're the daily MVP, when you've just seen Reefus be the event MVP. But we'll give him his flowers. He is our Infinix daily MVP on this one with how he was playing. P90 pop-offs, but it wasn't enough. I mean, maybe if there would have been more games, champions could have tried to tussle for a top spot. But Aurora said, nah, we've had enough. We want a calmer day. And they lopped the head off in our third match. Still, really good attempt from so many of these squads. But Fearless, Kino, I still believe that for champions, there's daily MVP, okay. potential in this team. It's just about the early stage. बहुत अच्छा खेला यार इसने भी वैसे. They top stuff. Yeah, it kind of feels a little bit more sour, doesn't it, when you're the daily MVP, when you've just seen Reefus be the event MVP. But we'll give him his flowers. He is our Infinix daily MVP on season of 2026. But yeah, as you said, a little bit unfortunate though. There's no Infinix phone provided for your daily MVP. It's the overall MVP, and that is going to be none other than Reefus himself. Yeah. वही PMG तुर्की न्यूज़ स्ट्रीम करेंगे, यही कंटिन्यू रखें. He's going to come back in the full season like bet. He's just going to have he's going to make Reefus Esports. All he needs is himself and अच्छा खेल गया यार.
He's almost यार there. He's honestly FMT almost का there. दिखाओ ना ओवरऑल Yeah, MVP yeah, टॉप yeah. अगर कुछ तो Honestly, दिखाओ. it wouldn't even be that bad. With how he's played, I think he could handle it. It'd be quick, jumping between all the different screens. But no, in all seriousness, you know, massive result for Aurora. Great to see them being able to show us both sides of the coin, Max. We saw that evolution of them as well, the longer the tournament went on, अच्छा where they were actually playing more ये भी controlled रख ही लेते हैं. aggression. So I'm really glad to see Eliminators that. Let's have a look at our elimination leaders, though, and of course do our due 33 diligence here for elimination आया everyone इसके that was टोटल. showing up throughout the tournament. Some very known quantities here. Reefus, shout out Focus FMB as well. FME FME वो दिखाओ especially in यार. terms of the energy he was bringing to the table for कंटिन्यू इधर से coaching. कंटिन्यू. He ओके ओके seems बस मैं to ये be a पोस्ट great करके ना element. और एक Good रील set पोस्ट alongside करनी है him, चैंपियंस always वाली. getting hyped. Feels like फिर he's the good vibes guy in that नहीं group. दिखाएंगे ये एलिमिनेटर दिखाने इसके He's बाद a fragger टॉप as एमवीपी well. की लिस्ट दिखाएंगे. Every player on this list deserves to be up there, but Focus, I would even go to say, non-ironically, except for like यार आज मैं बात वैसे मैंने कल रील रिकॉर्ड की उसके में मैंने बात ये की थी लेकिन मैंने वो पार्ट काट दिया टॉप वाला ना. in this lobby by a decent amount. Go team will look into अपनी पिक बंद करो. सॉरी 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 सॉरी. अरे सॉरी वॉइस दरअसल ना मेरे ऊपर वो स्क्रीन नहीं शो हो रही थी ना मैं पीछे कर देता. माजरत माजरत माजरत. 33 पॉइंट है एफएस के. ये मैं तो बता देता हूँ. तुर्की लगा रहे हैं एफएम ये फाइनल एमवीपी दिखा दें टोटल. Raw untapped potential, and as the CSA region did split apart in multiple regions of South Asia and also now in EECA, you're seeing these players kind of having to rebuild themselves. नहीं स्टैट्स के साथ दिखाएं. स्टैट्स के साथ. This is just the beginning of what this region truly has to offer. Yeah, it is. All right, we got our Rookie of the Season award, and this time around 23 it's going elimination. to Warrior. Yeah, Warrior taking it home. Warrior, the survivor, in particular when it comes to Rondo. 73 eliminations to his name, able to get himself some massive numbers. It will not be going the way of our Amanda we've been talking about a little bit here on the side of Afterlife. Windy not able to secure that one. I'm pretty sure Windy is probably just a few slots down compared to Warrior, but Warrior, such impressive gameplay from not him himself only, but the entirety of his team, especially 3TN and 6. 3TN's had some crazy nades, especially on Rondo, almost able to convert that into a chicken dinner up against Vicious. But Warrior, well done and deserving of the Rookie of the Season award. Absolutely, mate. Yeah, यार I think unfortunately for them, they just fell off a bit, didn't they, really, the longer the tournament went on. So we didn't have as many opportunities to shine. Individually, Windy still did look sick, not to take anything away from him. But live and let learn. Opportunities for them to improve. Use this as a litmus test. Take away what you learn from it. Come back stronger, right? Whereas GOAT team there, out of their brethren that qualified through the Club Open, they were the side that have really lived it large. But yeah, unfortunate for Windy. Great stuff for Warrior though. Refers के stats देखने bro. मैं refers के stats देखने. highlight reels we could make from him with where he was running in. अच्छा चलो तुर्की लगा देता मैं दूसरी stream पे देख लेता हूँ. 1v4 in teams, just kind of standing there, craziness, mate. But that is मैं what it तुर्की लगा रहा हूँ is. bro. You've got your champion, you've got your smash rule victory for Aurora. मैं दूसरी stream पे देख It's लेता हूँ all 0. said and done, Max. Any final words before we shut down tonight's show? I'm really happy with who our champions are, who our MVP is, who our rookie is, and who our top 4 squads are that will be marching forward in triumph for PMGO main event season 1 in Jakarta. यार अभी तो लगा ही नहीं है ये I think. Some sunscreen is going to get heated over there because so many events are ending today. Actually, Jackie, you got Turkey, you got Africa, you also have the side of Western Europe ending today. So after today ends, so many big names will be making it to that event, and it's going to get real crazy to see who will be securing the lion's share of that $500,000 prize pool. Yeah, it's going to be stacked. There's going to be a lot going on, so do not miss it. Keep it locked to the PUBG Mobile socials, of course. But for myself and Max, thanks so much for watching. Your champions are Aurora, and that is the end of the EECA finals. We'll see you next time. यार नहीं दिखाया बॉयज उन्होंने नहीं दिखाया रेफर्स का वैसे ही करना पड़ना. ये बस अब क्या करें. मैं सारा उसका वो स्टैट्स रेडी किए हुए थे. अब खैर अब हम जितना हमसे हो पाता हम वो कर देते हैं.
Efes MVP. यार मैं ना वो कर दूं या मैं ना वो कर दूं पोस्ट कर दूं PUBG Mobile Türkiye ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sencerez ve yanımda efsanevi duom sevgili Skatimo. फिर वो हो गया Hoş भाई तुर्की भी geldiniz. PUBG Mobile Türkiye ekranlarında PMGO Qualifiers etkinliğinin turnuvasının artık yüzlük kuyruğuna geldik. Son hafta içerisindeyiz, son gün içerisindeyiz. Bugün Endonezya'ya gidecek olan 5 takımı belirleyeceğiz. Öncesinde 6 tane karşılaşma oynanacak. 1 Rondo, 3 Erangel ve 2 Miramar gün sonu geldiğinde 5 takım biletini alırken geriye kalan diğer takımlar maalesef üzgün bir şekilde bir sonraki turnuvaya क्या नहीं मैं gidecekler. इसका Bir sonraki turnuvaya da oldukça vakit var. Önlerinde boş bir मैं süre पूछ रहा हूँ geçecek. क्या नेम है और एफएस Gün इसका sonunda नाम है 5 takım sevinecek. Geri kalanları üzülecek. Aslında यहाँ हो 3 गया haftadır hatta PMNC'yi de dahil edersek 1,5 aylık maratonumuzu da bugün sonuna यहाँ हो geliyoruz. गया İçimizde yine böyle bir buruk final havasının olduğu bir gün içerisindeyiz. Evet. Hoş geldin. Nasılsın? Keyifler nasıl? Yani YouTube bulduk. हो गया Gayet फेसबुक keyifliyim. में हो गया Maçlar gayet güzel geçiyor. Artık 5 koltuğumuz var. Az önce senin de belirttiğin gibi son 6 karşılaşmadayız. Hak edenler gidecek. Hak edemeyenler de यहाँ evde भी हो गया PMG ana etkinliğini izleyecekler aslında. Bugün PUBG इसको Mobile Esports Türkiye'de turnuvaların getirdiği puanlar, o PMGC puanları var ya, aynı zamanda World Cup'a çıkış puanları da या oluşuyor. मसला ये Bu puanlar फेसबुक वाले ना जो जितने भी ग्रुप्स हैं sadece ना hani मेरी 5 takım 50 से 60% ama मेरी aslında पोस्ट ना matematiksel डिक्लाइन कर olarak देते हैं baktığımızda मैं Sencer'in चाहता हूँ भाई मैं जो PMGO चीज़ें olan बना रहा हूँ उसको turnuvaların थोड़ा सा yarısı लाइक लोग देखें लोगों तक पहुँचे Öyle mi? लेकिन yani ना çünkü buranın हमारी birincisi पाकिस्तानी 65 अवाम puan. ना PMGO क्या ana बोले etkinliğinin बंदा şampiyonu 75 puandan azalarak gidiyor ya. कर दी बस Şimdi diyelim टिकटॉक ki पे रह buranın गया वैसे birincisi भाई सैले şu से ana बात हुई kadar कम बैक turnuvaların लेटर en यस iyi बात puanı हो गई olduğu ब्रो için बात हो गई है PMGO ana etkinliğinde Türk takımları arasında en düşük sıralamaya dahi sahip olsa hiçbir şey fark etmiyor, World Cup'a gidiyor. Güzel bir bilgi. Skatım'dan zaten bu tarz turnuva detayları, turnuva formatları, transferler bunları senden genellikle alıyoruz. Bu güzel bilgi için de teşekkür ediyoruz Skatimo. World Cup sene ortasında yine ödül havuzu oldukça büyük bir turnuva olacak. Ekipler için bu turnuvanın önemini aslında bu gelen bilgiyle birlikte biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Turnuva formatımız ekranlarda 20 takımla başladık. En iyi 4 takım doğrudan büyük finallere geldi. Kalan 16 takım geçen hafta bir son şans aşaması oynadı ve son şans aşamasından 4 takım turnuvaya veda ederken 16 takım belli oldu. Bu 16 takım 2 günde toplamda 12 karşılaşma oynadı ve şu anda bazı takımlar son güne çok avantajlı geçti. Genel sıralamayı birazdan ekranlara getiriyor olacağız. Takım listesi ekranlarda. Regnum Karya çok iyi başlayamadı. Birçok izleyenimizin, bizim de öyle, favori olarak gösterdiğimiz takımlardan bir tanesiydi. Aynı şeyi Kara Esports için de söyleyebilirim. Bu iki takım şu anda Endonezya'dan biraz uzak gibi gözüküyorlar ama son gün performanslarını seven ekipler bugün çıkartacakları 1-2 galibiyetle birlikte İlk 5'e girebilirler. Neden olmasın? Esports ilk güne kötü başlamıştı. Biraz durumu toparladı. भाई भाई SUG ट्रॉफी है यार iyi नौकर bir performans ऐसे में sergilemeye ट्रॉफी devam हमारे ediyor. पीएमजे भी ऐसी Belki अच्छी de जी bu अच्छी होगी aşamanın ट्रॉफी en iyi इंशाल्लाह iki होगी takımı Foot ve İDA ilk karşılaşmadan itibaren üst sıralarda bulunmaya devam ediyordu. Ve bir de sürpriz takımımız var. Onları kimse beklemiyordu. Onların kimse bu pozisyonda kalabileceğini düşünmüyordu. Ben düşünüyordum diyen varsa bana göre yalan söyler. Çok samimi bir açıklama olmaz. Çok net. 2 aydır falan onlar da mücadele ediyorlar Skat'ım. Tabii. Çok yeni kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani diğer ekipler kadar, Ulf kadar, diğer takımlar kadar uzun süredir birlikte oynadıklarını düşünmüyorum. FES tarafı yani için şimdi konuşuyorum. şöyle, onlar aslında sezona farklı ekiplerde, farklı takımlarda başladı. Evet işte. Yani mesela Dokunman'ın bir Black başlangıcı vardı. Daha sonrasında hemen hızlıca aksiyonlar alındı. Black Esports'la yolunu ayırdı ve Campus Championship turnuvasında aslında mix bir kadro olarak karşımıza çıktılar. Ve şu anda işin en ilginç tarafı da şu: Festi Sports lobideki en çok skor alan takım. Evet. Yani sıralamaları zaten liderle aralarında 2 puanlık bir fark var. Altındaki takımla 9 puanlık bir fark var.
Ya işi zaten buraya kadar getirmiş olmaları ve Çok 2 günün enteresan ya. sonunda lobideki en yüksek skor alan taraf onların olması tabii ki ayakta alkışlanacak, takdire şayan bir performans. Tebrik ediyoruz Festi Esports'u. Onlar adına bir parantez açmak oldukça önemliydi. Yine Instagram'dan puan tablosunun रैंकिंग देख लो paylaşımını बॉयज, मैं बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो. şöyle bir baktım gelmeden. Fest'le ilgili gerçekten çok olumlu yorumlar var. Evet. Çünkü ligimizde belli takımlar hep ön plana çıkıyor. İşte İDA'dır, FUT'tur, S2G, Ulf. Bunların biz zaten üstte olmasını bekliyorduk. Reglum Kara orta sıralarda kalan takımlar için. Buraya kim gelebilir diyorduk? Bir Selibon gelebilir diyorduk. Black mesela geçen aşamada çok iyi oynamıştı. Black belki böyle bir sürpriz yapabilir diyorduk. Ama kimse Fest'in adını konuşmuyorken şu anda onlar 3. sırada. 102 puanları var. Tabii ki kolay olmayacak. Şu Bugün an bir için- galibiyet biliyor musun? Yani kesin değil. Ya Hiçbir kesin takım değil. için kesin değil. Onu Bugün da ama bir söyleyelim. galibiyet alırlarsa o galibiyet de böyle bir 8-10 skorlu, öyle çok yani yüksek uçup kaçmalarına gerek yok. Bir 20-25 puan bandı onları muhtemelen içeride tutacak. Çünkü yani Esports şu anda baremi belirleyen taraf 89 puanda Evet. olduğu için şimdi bakıyoruz mesela yukarılara tırmanabilecek kimler var diye. Regnum Esports 67 puanda. Şu anda 5. sıradaki Esports हाँ रील भी एडिट होगी. puanlık bir fark var. FUT Önce bu farkı flash. kapatmak zorundalar, bir de fark açmak zorundalar. Minimum 2-3 karşılaşmaya ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz bunun için. Onun dışında और जो भी Black स्ट्रीम पर नहीं हुआ Esports'un ना प्लीज स्ट्रीम bir को लाइक कर değişiklik दें. olacak. Tekrardan geçmiş olsun Geçmiş dileyelim. olsun Rolex. bir kaza geçirmiş. Ona geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onun yerine yanlış bilmiyorsam Leishin oynayacak. Evet, Bunun Leishin. açıklaması o yöndeydi. Mesela Kara Esports tarafına baktığımızda da onlar da 71 puandalar ve minimum Oo. 18 puan fark kapatmak zorunda. Bu arada Yeni yeni bir gelen bilgi. bilgiye göre Rolex oynayacakmış gibi duruyor. Aslında ben bugün de konuştum kendisiyle. Bana da şunu söylemişti, şeffaf yayıncılık yapalım. Müşahede altında tutuyorlar ya kaza geçirdikten sonra. Eğer müşahede altında tutmayıp beni salarlarsa oynayacağım ama salmazlarsa yapacak bir şeyim yok Demek ki demişti. salmışlar. Demek ki salmışlar. Geçmiş olsun Rolex. Geçmiş olsun. Yani şöyle sözüme devam etmek istiyorum. Selibon tarafı oldukça yakın ama onların da mesela baremle aralarında 10 puanlık bir fark var. 10 puan dediğin şey yani rondo haritasında bir skorlarla bile geçebileceğim bir puan aslında. Ama Evet. şimdi üstteki takımlar buna izin verecek mi? Mesela Fest yukarılara tırmandığında, o ilk galibiyetini alıp yukarıya tırmandığında hepimiz şundan bir şüphelendik. Acaba eller titrer mi? Aşağıya düşerler mi? Dün son karşılaşmada 2 oyunculuk bir galibiyet aldılar. Ve bu galibiyeti alırken de ya bütün skorlar zaten 2 oyuncuda toplanmıştı ama güzel de skorlu bir galibiyetti. Bir baktık liderler aralarında 2 puan fark var. Şimdi S2G Esports 2 gündür stabil oynamaya, stabil bir şekilde bu sıralamalarda kalmaya devam ediyor. Hatta ilk günü 5. sırada bitirmişlerdi. İkinci gün 4'e çıkmayı başardılar. Yani bu takımlar böyle stabil oynamaya devam ederlerse zaten İDA ile FUT'a söyleyecek bir şey yok. Bence ne olursa olsun bu iki takım net bir şekilde garantiledi. Fest içinde hala net garanti diyememe sebebimiz biraz tecrübe farkı. Evet. Dokunma hariç oyunculardaki tecrübe farkı. Göreceğiz yani gerçekten bugün kıran kırana bir mücadele olacak. Başlangıçta da Regnum Esports yazmamın अगर एनसी की टीम sebebi कंफर्म हुई है? नहीं अभी तक नहीं हुई ब्रो, gerçekten नहीं हुई, नहीं हुई, अभी hayatta तक kalma नहीं हुई, karşılaşmalarına çıkıyorlar. अभी तक Skatım नहीं çok हुई. önemli. Şimdi bu turnuva sadece burasıyla bitmeyecek. Evet, bir Endonezya'da ana etkinliğimiz olacak ve bir de World Cup süreci, yani sene sonunda aslında dünya şampiyonasına kadar uzanan bir süreç olduğu için Regnum Kare gibi tecrübeli bir ekibin burada ilk 5 dışında kalmasını beklemiyorduk. Şu an için gidişat o yönde. Bakalım bugün Yarın nasıl yok bir abi performans maçı. sergileyecekler. Regnum Kare tercihlerimiz bugün biz sunucular tarafından fazlasıyla yapıldı. Benim Erengel serilerinde yine Regnum Kare dediğimi söyleyebilirim. Muzum son Erengel Miramarlar'da Regnum Kare tercihinde bulunmuş. Bakalım dün kum saati gelmişti, hatta ilk günün sonunda kum saati gelmişti भाई ama तुर्की PMGO dün बड़ा अपसेट çok iyi देखने को oyunlar मिल सकता ortaya है, यस maalesef ब्रो. koyamadı Regnum Kare यार kadrosu. प्लीज मुझे Bugün टैग ना neler किया olacağını करो hep birlikte göreceğiz. चैट Şimdi के अंदर. World Cup'a giderken iki tane turnuva önemli diyoruz. PMG साउथ एशिया के स्मैश रूल की भी अनाउंसमेंट नहीं हुई ब्रो. मैंने पूछा था, कह रहे कंफर्मेशन नहीं है अभी तक. aşağılara düşüyor. Hemen ana etkinliğe geçtiğimizde ise ana etkinlikte de aslında 75-48 şeklinde aşağıya düşen bir puan var. PUBG Mobile Esport Türkiye Instagram hesabında bu puanlar ब्रो इंग्लिश में कोई नहीं कर रहा है क्या भाई? नो ब्रो, o puanlara göre aslında bu iki turnuvanın ये toplam सिर्फ तुर्की में puanında हो रही, en तुर्की iyi में. 4 sıraya sahip takımlar World Cup'a इतनी में लाइट gidecekler. पड़ रही है ना Evet, आंखों में. PMGO Dünya Şampiyonası için önemli ama sezon ortasında çok yüksek ödül havuzlu, yine muhtemelen 3 milyon dolar olacaktır yanlış bilmiyorsam. Böyle bir turnuvaya katılmak, böyle bir prestijli turnuvaya katılmak da çok çok önemli takımlar adına. Orada çıkacaklar, şimdi burada ilk 5'e girenler yine iyi bir performans sergileyip
kendi takımlarımız arasında, Türk takımları arasında bir mücadele olacak ve en iyi 4 takım olmaya çalışacaklar. Daha sonrasında da takımları World Cup'a göndereceğiz. Evet, bir Kadınlar Ligi duyurumuz olacak yine burada değerli वेस्टर्न izleyenler. यूरोप लगाओ 2026 PUBG नहीं यार Mobile तुर्की Pro देखना है आज Junior Lig ENC की कोई açtık. अपडेट नहीं है Bunu zaten size sıklıkla वेस्टर्न यूरो वैसे भी वो दोनों क्वालिफाई uyarısını हो ही geçiyoruz. गए हैं Uyarısını demeyelim buraya, ne diyelim? Bilgilendirmesini जज़ाकल्लाह geçiyoruz. फॉर Tüm सब्सक्राइब kadınlarımızı जो भी bekliyoruz. आ Bugün रहे हैं özel bir चैनल पे gün. थैंक यू Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun diyelim. Tüm kadınlarımızın bu güzel gününü kutluyoruz. Annelerimizin bu güzel gününü kutluyoruz diyelim. Evet. Sıkatım. 10 मई को होनी थी आज होनी थी कंट्रीज की और ही लेकिन पाकिस्तान वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी तक उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं करनी है हमने Önemli bir dönemece giriyoruz. İlk karşılaşma çok önemli. नो आइडिया ब्रो मुझे कुछ भी नहीं आइडिया नहीं है कि पीएनजी साउथ एशिया वाले किस आईडी से खेलेंगे मैं भी आप लोगों की तरह क्लूलेस ही हूँ ये मैं आपको तब बता सकता हूँ जब मैं उधर जाऊंगा Çok böyle bir karambol var şu anda. Evet. Fark ettiysen. Evet. Ya şu anda पायलट ब्रो जी क्या कहना है ब्रो मेंशन ना करो bir tanesi de bu. Çok fazla herkes ortaya yaklaşmaya çalışıyor. Genel olarak zaten değerli izleyenler bugün de maçı izlerken, maçları izlerken वेस्टर्न यूरोप ओके मैं लगाता हूँ सबर करो मीना के फाइनल नहीं मीना के लीग के फाइनल्स है फाइनल्स नहीं है एचसी बोर्ड ने ले जाना है the stairs. They're not going to get overzealous. Musa is spotted, and they are again losing more and more for Havoc. The flush. जी लगा दिया ब्रो लगा दिया This is not a comfortable spot to be in at all. Smoke goes down. That is going to obscure quite a bit here, but that's not a terrible angle coming through from Jakey to try and deny that. But now it gets a little bit more difficult. This fight will draw to a little bit of a slow. We haven't really talked too much about the circle, but we kind टॉप of 2 have ने to. जाना यहाँ से ना It is down PMGO to the south main side. event It's so far down ओह towards the नाइस south नेड side that it goes out of the border of the map. Don't think I've seen that very often. Alp Esports currently getting completely dismantled by these nades. It's ब्रो अभी ना जो PMGO मीना है ना वो भी देखते हैं बीच बीच में ना दरअसल ना PMGO मीना के चल रहे हैं लीग स्टेज तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना 16 की 16 टीमों ने क्वालिफाई करना तो मजा वो चस नहीं आनी वो सस्पेंस नहीं आना तो वो उसके जब फाइनल्स होंगे ना वो देखेंगे जो अभी चल रहे हैं ना वो हो रहे हैं लीग स्टेज और जो ये टूर्नामेंट है तुर्की वगैरह ये फाइनल्स हो रहे हैं यूरोप तुर्की EECA के इसलिए इससे देख रहे हैं बाकी हम साथ साथ मीना देख रहे हैं 30% of this circle playable right now, which is crazy. We're looking at sort of stage 4 and 5. तुर्की स्टार्ट हो गया बॉयज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और स्मैश रूल नहीं है इसके अंदर जी जी फाइनल्स हैं तुर्की के भी फाइनल्स हैं यूरोप के भी फाइनल्स हैं सारे फाइनल्स हैं ब्रो जो भी चैनल पे न्यू आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें Evet, ilk skorda Solkay'dan geldi burada. Kara Esports da bir skor almaya başarmış. Görmediğimiz tarafta şu an ekranlarımızda Road Esports FES ile bir yakınlaşma içerisinde. FES Esports'un da bir hayli yüksek puanda olduğunu tekrardan belirtelim. Onların bugün yerini korumak için ellerinden geleni yapacağına bir şüphemiz yok. Onlar bu turnuvayı çok istiyorlar. Uzun zamandır hasret içerisindeler. Yeni oyuncular var. Özlemler var. Evet, Tornado özellikle dünkü performansı hele ki son maçta bir 9 skor attı. Bayağı iyiydi. Dokunma da bayağıdır hani aslında başarısızlıkları vardı. Onların da üstüne bir sünger çeker eğer buradan Endonezya'ya gidebilirlerse ciddi bir hem de sünger çeker. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. यार मैं तब तक ना इसकी ओवरऑल स्टैंडिंग बना लूं यार Yani bu ilk özellikle 5 çok değişir gibi Ya İda ile Fut için bir şey diyemeyeceğim ama değişiklikler geçebilir. Ben İda ile Fut'un da çok rahat olduğunu düşünmüyorum. Loxi ile şu anda Kamikaze karşılaştı. Son 2 K'sı var Loxi'nin. Oraya takım arkadaşı Marso da geldi. Dışarıya bomba atmaya çalışıyor Kamikaze. Üzerine doğru gidiyorlar. 2'ye 1 durum şu anda. Marso ön plana geldi. Hatta içeriye या इनसी रोस्टर की अनाउंसमेंट नहीं हुई ओके रैक का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पहला मैच ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये अच्छा निकालेंगे तो थोड़ी सी
थोड़ी सी चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि 68 पॉइंट है उनको 20-25 पॉइंट्स के साथ चिकन चाहिए लाइक 20-25 किल्स के साथ चिकन चाहिए güzel denedi diyebiliriz. Demin Hamsici'yi जी kaybettiler. जिसका लास्ट है तुर्की का लास्ट है ब्रो Kamikaze'yi kaybettiler ama tabii ki de kaldırma mekaniği Evet, hala hemen, devrede. hemen çağırdılar zaten. Evet, hemen çağırdılar senin de söylediğin gibi. Şu anda haritada yanlış görmüyorsam 4 टॉप 7 नहीं टॉप 7 नहीं टॉप 5 क्वालिफाई है Bir normale nazaran biraz az gibi Değil mi geldi abi? bana. Aynen, ben de O onu- yüzden yani çünkü çok takımlar yan yana atlamadılar. Let's see iki क्या takım करते हैं haricinde Aman. işte Fest'le Roat var mesela, onlar yan yana. Catch, Aman! yani bu çok büyük şanssızlık. Nice one यार Için. Şu an Çok गंदा kötü. सीन şu हुआ an उसके Catch'in साथ içini Yani- okuyabiliyorum. Evet, Keç için çok üzücü bir an ekranlarımıza geldi. Gülüyorum ama Arabasıyla yani- tanıyorum yani. Nasıl Enteresan bir noktada takla attı yani. Çok enteresan bir noktada takla attı ve orada K2K oyuncularından kaçamadı. Upfor tarafından yakalandı. Ve 3 kişi Yani yoluna devam edecek şu anlık. çok- Yok, çok kaldırdılar büyük. bile. Ya kaldırdılar da şimdi orada bir tık dellenirsin yani. O yüzden gülüyorum. Hani ne diyeceğini, neler yapacağını az çok tahmin ediyordum. Aslında çok streslidir o. Onun Tabii için ki çok yani. sinir bozucu olmuştur diye düşünüyorum. Bir de takımın IGL'i erken gitmek istemez. Önden info almak zorunda. Şu anda eksikliğini hissedecektir bu kaldırma hakkının olmamasını. Kara Esports oyuncuları ekranlarımızda. Onlar da anlık olarak 2 skora kadar ulaşmışlar. Cades'i yakalamak isteyecekler burada. Real dışarı çıktı ve Cades'i yakalıyor. Çok rahat bir şekilde yakaladı burada Real. Evet, hiç tepki veremedi rakibi orada. Bakalım şimdi Karada yani dün 2 gündür performansı bence hiç onların haline yakışmayan bir performans var bence. Yani özellikle टॉप 5 जाएंगी तुर्की से टॉप 5 जाएंगी बॉयज एंड सॉरी मैं थोड़ा सा स्टैट्स वगैरह रेडी कर रहा हूँ Birinde galiba üçüncü, birinde galiba ikinci oldu. O üçüncülük ve ikincilikte poser kılaca kalıyor. Hani bu olmamalı. Yani bir takımın Takımın IGL'i. IGL'i Evet. yani normal şartlar altında o esnalarda takımdaki oyunculara izlerken direktif veriyor olmalıydı. Hani biraz çok eksildiler maç başlarında, Ama bugün yollarda. Pozer'dan bir story geldi. Başarı da bizim başarısızlık da diye. Aa, orası Umarım öyle elimizden yani. geleni yapacağız. Buna şüpheniz olmasın dedi. Taraftarları rahatlatırcasına bir açıklamaydı. Bakalım onlar da bugünü nasıl geçirecekler. Ya hocam burada o kadar oynuyorsun. Büyük takımda da oynuyorsun Evet. sonuçta. Yani kim ister başarısız olmayı? Tabii ki. ki de. Hani Ama bunu ellerinden göğüslemek de geleni bir yani büyüklük örneğidir diye düşünüyorum. ha, Orada orası Hardman öyle, tabii. Menia'yı yakalamayı başarmış. Black Esports'ta da Rolex'in oynadığını demin Scott'ım analiz masasında belirtmişti. Ona da tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Bu haliyle bile oynamak istedi. Takımını yalnız bırakmak istemedi. Onlar da potaya çok yakınlar. Ellerinden geleni Tabii. deneyeceklerdi. Rolex. Hardof'u yakalamayı hatta başardı. yakaladı, skorları da aldı şimdi. Burada da bir kovalamacalar var. Bir yandan da mermiler geliyordu Clutch'ın üstüne. Oradan ayrılmaya çalışıyor ama farklı noktalardan mermiler gelmeye devam ediyor. Lazy'nin atışları bir oyuncu yere çekmeyi başardı. Bakalım skor garantisi alınabilecek mi? Oradan clutch geliyor. C1 नहीं हुई C1 नहीं हुई ब्रो 4 टीमें क्वालिफाई हुई हैं मैं आपको बता भी देता हूँ Bol puana ihtiyacı olduğunu belirtmek. Aurora Esports GOAT VC and TT Bir hayli takımın hala ilk 5 için şansı var. Bunu söyleyebiliriz şu an puan Kesinlikle. tablosuna baktığımızda zaten. Şansı olmayan takımlar bir Yani- şey diyemeyeceğim yani var yine bir 5-6 takımın imkansıza yakın ama Bence son 5'in biraz işi zor Evet. gözüküyor. imkansıza yakın aslında Evet, yani. evet. Çünkü puan olarak yetişilebilir ama üstündeki takımlar da puan çekecekler. İşte Sen öyle bir ikinci durum olduğunda o var. adam dördüncü olacak. Sen win aldığında ikinci olacak belki de. Hangi birini geçeceksin? 6 karşılaşmanın belki de 6'sında da 15-20 puan çekmen Tabii, gerekiyor. O da yani, çok zor. İmkansıza evet. yakın açıkçası. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Yani या वन बायस मैच रूल आएगा या bana. Bakalım, Bakalım göreceğiz. neler olacak göreceğiz. İlk alan या kazanacak. वन बायस मैच रूल आएगा 30 saniye kaldı. Alan ortası bayağı bir yoğun. Alan ortasında şu an Selibon'u görüyorum. Regnum Karya'yı görüyorum. Estuce oraya yakın. Başka yakın olarak Foot da fena birazcık noktada değil. evet söyleyebiliriz. Doğu tarafı bayağı bir, hatta kuzeydoğu tarafı bayağı bir boş kalmış. Birazdan da ekranlara geldiği zaman sizler de göreceksiniz. Yani doğudan doğru oyunu kurma şansı biraz yüksek olabilir. वन VS मैच रूल Alanlara ओके yatacak. Sveş'in üzerine mermiler geldi. Sveş'in arabası duman atmaya başladı.
Alan kapanıyor. Şimdi ekranlarımıza gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Oo, Doğuya doğru attı. Doğuya doğru bir harşif var. Kara Esports. Won by da sahih ya. Vision sahih. Karya'da buna çok ortak bir pozisyonda. Evet, alanın en ortasında kaldılar onlar. Çok güzel bir yerde kaldığını belirtebiliriz. Sizler de şu anda ekranlarınızda görebiliyorsunuz. Regnum Karya'nın da yeri çok güzel. Overall. Rotasyonlar peşi sıra devam ediyor. Şu anda Selibon'u görüyoruz. Foot Esports'u görüyoruz. Onlar da haritanın ortasına doğru, güzel bir noktaya doğru, en azından oyun sonunu görebilecekleri bir noktaya doğru ilerlemeye başladılar. Doğular hala boş. Harşifler değerlendirilebilir. Roat değerlendirilebilir. Daily MVP. Mumya, Fest. Bu Ya, Doğu harşiflerini evet. değerlendirebilecek en Bayağı avantajlı bir- takımlardan bir tanesi. Bayağı bir yığıldı. Herkes batıda şu anda. Yani o Red Dead इस बार नहीं आइडिया ब्रो. %50'si रैंक bomboş. क्वालिफाई हो Yani सकती है अगर अच्छा Güneyden खेल लें kuzeye तो. kadar olan kısımda böyle bir ortadan çek yukarıya çizgiyi. Sağ tarafı bomboş şu anda. Champions Beri very TYSON'u champions. yakaladı. Skor garantisini aldı. Freedom Oo, Zwolf'u Zwolf düşürdü. gitti. Yes. Zwolf Burada gitti. bayağı bir sıkıntılı Bu noktada. saatten sonra da kaldırmalar hiç kolay olmayacaktır. Tabii. Ve burada Lost Drop'a geldi ama sanırım drop alınmış. Emre bu arada çok zor pozisyonda kalmış. Foot Esports oyuncuları nade'lerini pişirdiler ama Emre'nin oradan ayrıldığını görünce nade atmaktan vazgeçmiş gibi duruyorlar. Görmediğimiz tarafta da Mumya Esports Road Salvation'a bir hayli sıkıntı vermeye devam ediyor diyebiliriz. Twitch ekranlarımızda o da turnuvanın önemli isimlerinden bir tanesi. Bir hayli iyi geçiriyor turnuvayı şu an. Bakalım şimdi. Zwolf zor değil mi kaldırılması, yani çok zor. çıkamazlar. Çıkamazlar o oradan taraftan. gidip bir yere artık. Yani çıktığı zaman pozisyonunu mahveder. Artı bir de zaten gene yani bayağı sıkıntı olur ya. Evet, hiç Geri, kolay değil. geri hiç de kolay gelemez değil, aynen falan öyle. böyle bayağı bir zorluk olur. Harita çok kalabalık. İlk kez bir rondoda bu kadar az skor çıktığını görüyoruz aslında bu dakikaya nazaran. Yani fena değil skorlar ama normalinden bir tık daha az diyebiliriz. भाई like Belki de share 100 कर skora दो yanlış मैं ना yapacağız bu sefer. Oyun sonunda öyle gibi gözüküyor. बना रहा हूँ Şu यार. anda alan Fearless है merkezinde 25 farklı 52 İDA oyuncuları 25 var. 52 Ortada bayağı bir yoğunluk var. 13 kill Etraf ने. da bayağı kalabalık. Şu an birazcık durgunlaştı. Batıdan alana girmeye çalışan ekipler var. Onlar yavaş yavaş 272 की kıpırdanmaya healing başladılar. डन नहीं. Alan dışarısında bulunan hala ekipler Assist var. कितने हैं? Bunlardan bir tanesi 5 Fest Espor ama bir şansları var. Eğer oyunu doğuya doğru açarlarsa eğer 23 Doğu 39 bomboş, neredeyse Ki alan yapıyorlar gibi. merkezine giderler. Şu an yapıyorlar 39 gibi abi senin dediğini. Evet. Güneyden ilerliyorlar, önleri de boş नॉक olacak. 16 दिए हैं. Ve kat edebilecekleri bir hayli boş mesafe var. Onlar bu maçı iyi değerlendirecek mi? Birazdan haberini alacağız. S2G Esports kuzeylerde Assist çok 5 sıkışmış. assist 5 है ये Onların क्या? önlerinde bir Healing Kuai Down Sports ve K2K 972. ekibi var, görebiliyoruz. Yani şu anki konumlara bakacak olursam Healing Down Wolf, 972 Regnum Karya, İda, Kara hani maç sonu görebilecekleri 972 pozisyonlarda duruyorlar şu Çok anda. absürt bir batı arşifti gelmediği Evet. sürece büyük ihtimal oyun sonu Clutch görebilirler. yakalandı bu arada. Alanda Daily hafiften MVP. kuzey batılı geldi diyebiliriz. Çok fazla büyük bir harşif denemez. Hafiften kuzey batılı İda, Selibon, Regnum Kare çok prime noktalarda kaldılar İda diyebiliriz. galiba dağın eteğinde galiba değil mi? Orada dağ olması lazım. Tam da yok, dağ aşağıda kaldı. Aşağıdaki ikili şu an yukarı çıkıyor. Oraya doğru yavaş yavaş gidiyorlar. Bakalım orayı tutabilecekler mi gittikleri bölgeyi? Bir de öyle bir durum daha söz konusu. Rolex Silah sesleri ekranlarımızdaydı çıkıyor ama demin. Yusuf'a bayağı isabetli atışlar geldi. Evet, canı bir hayli azaldı Yusuf'un. Ama bir düşürme gelmedi şu anlık. Onlar da bir şekil kendilerini çok güzel olmayan bir noktada şu anda konuşlandırmak zorundalar. Hareket edecekler zaten. Ekranlarımıza birden Road Esports ekibi geldi. Mumya'da 2 oyuncu kaybı daha var. Şu anda sadece 2 oyuncu yoluna devam etmek zorunda Mumya Esports. Onlar 14. sırasındalar. Bunu da bir yandan belirtmiş olalım. Fest Esports'tan dokunmayı görüyoruz. O da buraya bir third party için cross'unu açmış şekilde ama uzaklardan gelen atışlar Hardof'un canını bir hayli yaktı. O da Tornado ile beraber dünün etkili isimlerinden bir tanesiydi. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Fest Esports'un anlık olarak 102 puanda olması çok şaşırtıcı. Yani Evet. sürprizlerle dolu bir turnuva izliyoruz. Kesinlikle. Bugün yerlerini kaybederler mi, ne noktada ilerlerler bilmiyorum ama 2 günde çok güzel işlere imza attılar. 12 karşılaşmada 102 puan bandında bulunmak bence tebrik edilesi bir başarı. Kesinlikle. Bakalım şimdi ortalık gene bir hareketlenmeye başladı. Kırılma anı dediğimiz ana giremedik aslında daha henüz. Ufak tefek yollarda rotasyon atmaya çalışan ekiplerden bir iki tane çekilenler oluyor. Geri kalan kısımda çok ciddi sorunlar teşkil etmiyor. Şimdi Sinfon'un atışları var. Ruki açıkta kaldı. Bir can. Ruki'nin
canı çok az. Bayağı bir zor pozisyonda. Marso'da görmediğimiz tarafta Svejin'i düşürdü. Bakalım skor garantisi çıkacak mı o noktada? Laze de yerde kaldı Rolex'in atışlarıyla beraber. Selibon da bu bölgeye toplandı. Aslında Alan çok zor bu arada abi. Onu da belirtelim. evet, çok açıklığı Çok var. açıklık var. Yaşanacak yer sayısı çok az. Bir şekil arabalar da korunacak yerlerde değil. Küçük kulübeler, 2 katlı gözleme kulesi mi diyelim. Gözlem kulelerinde bir şekil hayatta kalmaya çalışıyor birçok takım. Çok fazla compound grubunu içinde bulundurmuyor. Uzun zamandır da şöyle bir alanda, özellikle şu genişlikte bir alanda bu kadar alive'i görmüyorduk aslında. Evet. Ya alan da zor. Compound grubu da yokken bu kadar alive fazla. Normalde olsa 40'a falan düşmüştük bu Yani genişlikte bir oradaki alanda. çukurları artık hani takımlar ezberlemiş, oralara hızlıca girdiler. Çok da kafalarını göstermiyorlar aslında. Birazcık da onun da sebebi var. Bir de son gün. Tabii. İşin ucunda Endonezya bileti var. Riskler alınmıyor. Şu an bakalım. Yeni alan gelmek üzere. Yeni alan geldi. Hafif kuzey doğuya doğru attı. Bu şif sayılır. Regnum Karya, Ida, Ulf yine o üçgene doğru gönderdi. Estücü de çok iyi noktada kaldı. Onlara çok fazla takım kafa atacaktır diye düşünüyorum ama Estücü kuzeylerin hakimi olursa absürt skorlu bir galibiyet alabilirler. İşleri bir hayli zor ama onu da belirtmek lazım. Yani hareket kabiliyeti biraz sınırlı olacak Evet. Estücü'nün. Yani bu alanı iyi geçirir ama sonrasına hard shift gelmezse, ortalarsa bile gene çok zorlanırlar diye tahmin ediyorum. Bakalım. Şimdi yavaş yavaş hareketlilikler başladı. Özellikle güney bölümde çok fazla hareketlilik var. Futi Spor alan içerisine doğru gidiyor şu anda. Ekranlara da geldi. Kımızın olduğu bölgeden geçiyorlar. Çok yakın, çok yakın. Çok yakın geçildi o noktadan. Herhangi bir isabet sağlanmamıştı ama Kane'in canı bir hayli azaldı. Son oyuncuyu beklemiş burada Kımız ama bakalım Kane'i yakalayabilecek mi? Güzel denemeler Yakaladı. ve son saniyede Rookie yakalamış bu arada. Rookie. Kane'i yakalamayı başardı ve Foot Esports elendi. Foot bitti. Foot Esports hem Ulf Esports'un hem BRX'in hem de Mumya'nın atışlarıyla beraber haritaya veda eden ilk takım alıyorlar. Onlar ikincilik koltuğundaydı. Acayip. Bu arada yani bu maçta şu anda Ulf'un yeri... सॉरी यार मैं फ्री हो गया हूँ रिजल्ट्स वगैरह पोस्ट कर रहा था Rolex de burada şu anda... तो स्मैश पॉइंट इसका स्मैश पॉइंट कोई भी नहीं है तुर्की का स्मैश रूल है नहीं ब्रो Yani Ulf çok iyi yer yapmış. Oraları Evet. çukur yapmış. उसका स्मैश पॉइंट है ही नहीं है जो अच्छा खेलेगा वही टॉप 4 क्वालिफाई होंगे Cypher da gitti bu arada. Onlar da haritaya 15. olarak veda eden diğer ekibimiz oluyorlar. Beri ekranlarımızda. Onlar da burada çok zor bir pozisyonda kalmışlar. 4 kişiler ama karşılarında bir BRX engeli var. Kara Esports'ta Roa Salvation'ın yakınlaşması var. Pozer Hartman'i ezmeyi başardı burada. Owner'ı da eziyor Pozer. Skor garantilerini 1-1. Takımı adına orada alan isim oluyor. Şimdi Tornado'ya döndük. Fasli Spor'da doğuda şu anda alan çizgisinde bekliyorlar. Bitti. Roa Salvation da bitti. Evet, çok hızlı eğlenmeler devam ediyor. Ya bir anda kamera oraya geçerken takımın bittiğini görüyoruz. Bir yandan o sıcak hararetli durumlar devam ediyor. Batı'da şu an ciddi bir yoğunluk var. Black Esport, BRX, K2K o bölgede, Koa o bölgede, Regnum Karya o bölgede. Bir 5-6 takımın sıkıştığı bir durum söz konusu ve bir oyuncu yakalandı. Şimdi diğerine de döndü. Black Esport tam bu bölgeden geliyordu. Son oyuncuyu da bulmayı başardı BRX ve Black Esport'u oyun dışı bırakmayı başardılar ve buradaki skorları topladılar. नानी का सना क्यों नहीं खेल रहा आज भी ufak बिजी होगा लीग स्टेज है ना तो इसलिए इतना इशू नहीं है Black Esports 5 इसलिए skorla अरोरा bu स्मैश haritadan यस eleniyor. अरोरा स्मैश रूल से Anlık जीती है ब्रो olarak 7 skora ulaştığını söyleyebiliriz. Onlar skor almakta çok zorlanmıyorlar abi. Evet, Ama biraz bir türlü oyun istedikleri sonu görmede problem evet, var. sıralama ve oyun sonunu görmede bir türlü ilerleyemedikleri için istediklerini elde edemeyen bir BRX Esports var. K2K ile BRX'in de bir yakınlaşması söz konusu burada. Wilzy tek başına. Burada BRX'e nade'lerini teker teker gönderiyor. Daha fazla uzatmayacak burada arabasıyla. Buradan uzaklaşıyor. Şimdilik bu fight'ı bir süre daha uzatmış gibi duruyor. Şimdi bir ufaktan batıya doğru yerleştiler. Batı tarafında yine bir yakınlaşma olabilir. Güneyde olabilir. Kara ile özellikle İda çok yakın birbirine. Yeni gelen alanı batıya doğru gönderdi. Ulf'un avantajı aslında birazcık problemli hale geldi bu alanla beraber. Yani ben şu an avantaj yazamıyorum. Çok sıkıntı. Çok avantaj sıkıntı bir alan. yazamıyorum. Rookie'nin olduğu yerde ufacık bir tepe var. Yani o tepe 4 bir yandan görülen bir tepe. Yani 4 kişi oraya girildiğinde hani
çok isabet alırsın. Evet, çok sıkıntılı Devamlı bir alandayız. problem Yani olur. aynen öyle abi, senin de söylediğin gibi İda ile Kara çok yakın. UF Esports hem Fest'i hem S2G'yi tutmaya çalışıyor şu an. Regnum Karya, K2K'yi, Kua'yı, hatta BRX'i tutmaya çalışıyor. Şu anda inanılmaz ortalık karıştı. Selibon biraz daha rahat bu konumda. Geriye kalan bütün takımlar sıkıntı içerisinde. Ya Geriye bana kalan 10 takım sorarsan, sıkıntıda şu anda. Yani Ulf bu maç top 3 yapar gibime geliyor. Çok zor. İşleri hiç kolay değil ama şimdi Bence S2G ile avantaj şu Fest'ten an bir kafa gelirse birden yok olabilirler. İki takımın kafasını üstelemek hiç kolay olmayabilir. yanlış bilmiyorsam o yöreyi kafanın geleceği yönün açıklık olması lazım. Yani o yüzden yolda yakalayabilirler diye düşünüyorum. Hani kafa şiddetli gelmez. Bakalım senin söylediğin gibi mi olacak? Emre görmediğimiz tarafta Selibon'dan Kisu'yu yakalamayı başarmış. Emre şu anda nakı çekmek için orada mini 8x ile beraber tekrardan cross'unu koydu ama bir türlü göremedi. Sollu hız. Görmediğimiz tarafta o da Ripbo'yu yere çekmeye başardı. S2G'de yaprak dökümü var. S2G'de 2 oyuncu yerde. Şu anda da oradaki skorları topluyor Fast Spor. Dokunma yakalandı. Ulf yakaladı onu. Dediğimi anladın zaten, orada açıklık bayağı bir var. Yani oradan Ulf'un üzerine kafa atmak imkansız. Yani yolda en azından 2 kişiyi bırakırsın yani varana kadar yanlarına. O da şanslıysan. Ve orayı şu an tamamen boşalttılar. S2G de kuzeye döndü. Batıya doğru yöneldi. Fest de batıya doğru yöneldi. Doğuda artık Ulf yalnız kaldı. Yani ben Ulf'un top 3 yapacağını düşünüyorum minimum. Şimdi Kua ile Regnum Karya birbirine çok yakın. Karşılıklı bombalar çekilmeye devam ediyor. Clutch'ın elinde bomba var. Üst tarafta bulunan Regnum Karya oyuncularının üzerine bomba atmaya devam ediyorlar. Bakalım. Kua'nın da herhangi bir skor olmadığını belirtelim. Onlar bu karşılaşmada herhangi bir skor alamadılar. Bakalım Regnum Karya'yla fightları bir hayli çekişmeli geçecek. Regnum Karya çok sıkışmış. Küçük bir ev grubundalar. Kua Esports'un da nade'leri olduğunu belirtelim. Bu nade'lerle beraber belki de bu fight'ı açabilir Kua Esports. Yani şu an Marso ile Sylas elinde bomba tutuyorlar. Yani bir taraf kırılırsa aniden bitecek gibime geliyor. Yani bir bomba atıldığı zaman muhtemelen o fight devam edecektir diyorsun. Yani çok çabuk biter gibime geliyor. Bakalım, Senfoni de şu anda alanın en ortasında. Karada son kalan rotasyona Mumi çıktı. oyuncusunu yakalamayı başardı. Kara Esports'tan da derin bir rotasyon hamlesi şu anda geliyor. Senfoni'nin üstüne kafa attıklarını gördük onların da küçük haritadan. Kua Esports'ta Regnum Karya'nın yakınlaşmasını görüyor musun? 4 oyuncu da eline nade çekmiş Tony. Herkesin elinde nade var. Her yer karıştı şu anda. Paul içeriye doğru yavaş yavaş yaklaştı. Wild ve Marso ikilisi yine bombaları denemeye devam ediyor o noktaya doğru. Molodoy'un yakınına düşen bir bomba var. Canı yarıya kadar indi. Şimdi Loxi yerde kaldı. थोड़ी यार अब फ्री हो गया तसल्ली से buradaki hızlanmayı yapabilir. मेरा जिस्म में कपड़े सारे भीग रहे हैं पसीने से। तुर्की से कम स्लॉट्स होनी चाहिए। तुर्की से 5 स्लॉट्स हैं ब्रो। Orada takım arkadaşını tutacak. Marso da aynı şekilde takım arkadaşını tutmaya geri döndü. Evet, Sylas burada, o da çok sessiz. सिंगल कंट्री नहीं है, साथ में अजरबैजान भी है। Takım var K2K. Bütün fight'ın seyrini değiştirebilir. Real ekranlarımızda. O da son kalan Selibon oyuncusu Senfoni'yi yakalamak için elinden geleni deniyor. Bakalım Senfoni yakalanacak mı? Hayır, kaldırmayı tercih etti. Takım arkadaşını kaldırıyor. K2K geldi buraya. Buralar iyice karıştı. Senfoni de yakalandı görmediğimiz tarafta. Ya ortalık bir anda burada karıştı third party gelince. Loxi yerde şu anda Regnum Karya tarafında. Hemen Loxi'yi tuttular. Afor yerde burada da. K2K'de de sıkıntılar var. Kua bitti. Kua bitti burada. Third party'ye gelen K2K Kua'yı orada bitirmeyi başardı. Ama şu anda hala Regnum Karya'nın sıkıntıları var. Sylas yerde kaldı. Afor Sarp yerde. Regnum Karya burada direnmeye devam ediyor. Wilzy var hemen kapının arka tarafında. Wild orada savunma yapmaya çalışıyor. Wild oraya şu anda bakalım. Tekrardan dışarıdan yine bir misafir geldi oraya. S2G geldi. Tördünün dördü oldu. Aynen öyle. Marso'nun skor garantisi çekildi. भाई टॉप 3 की पहले 2 तो मर ही चुकी हैं। Mi? Kamikaze açıkta. UF Esports'tan Sollus. Ya मैंने 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। Şu anda S2G içinde sıkıntılı anlar devam ediyor. Burada Regnum Karya sonunda K2K'yi bitirmeyi başarıyor ve Ya bir şey bu fight'ın kazananı 6 skorla beraber Regnum Karya oluyor. Ya kazandılar ama hani devamı gene çok zor da alan geldi çünkü. Yani burada bu kadar takım burayı dürtüklerken 4 oyuncu ayakta kalmaları çok büyük bir başarı. Evet. Ya bugün Regnum Karya... Sanırım 3 kaldılar abi. Marso'yu kaybettiler evet, yanlış yani görmediysem. o kadar olur. Şu an alan dışı kaldılar zaten. Evet, ilk Can fight'ı abiyle... gerçekten çok iyi verdiler senin de söylediğin gibi. Gerçekten iyi denediler. Scarface ekranlarımızda Lost'u yakalamak üzere ve Scarface Lost'u yakalıyor. S2G Esports da haritadan 6. olarak veda ederken, oyun sonuna ilerlerken
Kara Esports'un 4, Ulf Esports'un 4, İDA'nın 4. Regnum Karya'da bitti bu arada. Evet, Regnum Karya'da bitti. Son 4 takım, 3 tane takım, 4 oyuncu. Yani yapacak bir şey yoktu Regnum Karya adına. Çünkü hani oradaki savaş tördünün tördü olunca, ortalık bir anda karışınca artık alana yetişemediler. Canavli ile alana gitmeye çalıştılar. İDA'yı görüyor musun abi? Oyun başında girdiği yerde hala. İDA Esports pozisyon avantajını hala korumaya devam ediyor. Zaten herhangi bir skor da alamamışlar. Bir skorla beraber yollarına devam ediyorlar. Bence avantajı hala Ulf'ta. Ve Solus şu anda eller de yanıyor, eller de yanıyor. Yani şu anda 10 skora ulaştılar. Yani Ulf eğer bir galibiyet alırsa kendisini o sıkıntılı potadan bir nefes aldıracak kadar yukarıya taşır. Yani bir maç boş geçme hakkı verir diye düşünüyorum bu galibiyet olursa eğer. Şimdi Emre'nin üzerine denemeler yaptı Keç. Yani etraf o kadar fazla açıklık ki eğer İDA'yı hala orada alanda tutmaya devam ederse şansı kalmaz takımların. Ama üst sıralar da bir hayli karışıyor abi bu arada. Kara Esports'un galibiyeti gelirse eğer bu maç sonunda yani Kara da ilk 5'e neredeyse oturmuş olacak. Bu galibiyetle beraber ortalık bir hayli karışacak diye düşünüyorum. Bakalım şimdi yeni alan gelmek üzere. Tek kapalı alan İDA'nın olduğu noktadaydı. Orayı alandan dışarıya çıkarttı. Şu an alan içerisinde bulunan herhangi bir oyuncu yok. Kimse yok alanda. Kimse alanda değil. Kara bir tık ucunda gibi alanın. Ya Lewis'in böyle bir burnu falan, silahın ucu falan alana değiyordur belki ama geri kalan bütün oyuncular şu anda alan dışarısında bir ufak hareket etmek zorundalar ve Ulf şu anda pozisyonunu düzeltmeye gayret ediyor. Ama hala alan içerisine doğru ilerleyemediler. Lewis'in hakikaten Hello metre boys. yazıyor, gördün mü? Evet gördüm. Silahın ucu alanda. Okay. şu anda İDA'da ULF अभी करा भी लाइव है ओके करा का मैच अच्छा जा सकता है ये वाला atmaya başladılar. Evet, oyun sonuna ilerledik. Yaklaşık भाई जो न्यू आ रहे हैं प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ. Maçın galibi kim olacak? Lewis'in demin coverlarını kullandığını görmüştük. Onlar önlerine doğru hamle. यार प्लीज अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो लाजमी कर दें. Kapanacak ve DRX'in elendiği haberini görme ihtimalimiz çok yüksek. Onların işi çok zor. Ulf için sorun şurada. Çok açık. İDA ile Kara arasında ufak bir tepecik var. İki ekip de o yüzden onlara bakıyor. Darkin yerde kaldı. Svajin de yerde. Evet, Svajin de yerde. İkisi de yerde ve yerden pek kaldırılabilecek bir mesafe. रंगम बाहर हो रही है रंगम के पहले 4 डेज बहुत बुरे गए थे. Baktı, tam dediğim gibi arayı bir tepecik bölüyor. İki ekip de Ulf'a baktırıyor durumu. Evet. Yani bayağı bir zorda kaldı Ulf o noktada. Çok zor bir oyun sonuna doğru ilerliyoruz. Bakalım İdo... नहीं यहाँ स्मैश रूल नहीं है ब्रो स्मैश रूल नहीं है यहाँ पे. Sanırım bir tanesinin skor garantisi geldi. Onlar करा का मैच अच्छा जा सकता है. ellerinden geleni yapıyorlar. बहुत बड़ा मैच निकाल सकते हैं. ULF भी दोनों ही भाई Bakalım takım adına 10-12 kill किए हुए हैं. Takımını üst sıralara doğru taşıyabilecek mi? Solus şu anda rakiplerinin üzerine doğru denemeler yapmaya devam ediyordu. Arabalarını patlattı rakibinin. Oradan pek hareket hamlesi yapmamasını sağlıyor. Rita bu arada Scarface'i düşürdü. Bu birazcık takım arkadaşlarına nefes aldırabilir. Ama Rita hala alanda bulunmadığı için birazcık problemli noktada. Alanda kapanmaya devam ediyor. Ve artık aracına binmek zorunda Rita. Solus da şu anda takım arkadaşlarının yanına geçti. O da alan dışarısındaydı. Kara Espor'da ufak ufak ilerlemeye devam ederken Lewis yerde kaldı. Yeni alanı İDA'nın en uzağına attı. Alan içerisinde sadece Ulf'tan... स्मैश मुझे लगता है पाकिस्तान वाली में भी नहीं है. ENC की टीम अनाउंसमेंट नहीं हुई ब्रो. छोटू के मैचेस और हैं लेकिन छोटू आज नहीं खेला लीग स्टेज में नहीं खेला फाइनल्स में खेलेगा छोटू. फाइनल्स आज नहीं है फाइनल्स में आपको बता दूंगा डिस्कॉर्ड पे ना. ओ इंस्टाग्राम पे. En azından ikişer tane nade'leri var. Fırsatları hala bulunuyor. Şu an bakalım yani iki tarafta sıkıntıda. Hem Kara hem İDA tarafı da ikisi de sıkıntıda. Çünkü hareket etmek zorunda olan taraflar onlar. Ulf'un biraz daha... 9'u göreceğiz abi sanırım. 9. alanı göreceğiz sanırım. Ama ben İDA'nın 9'u görememe ihtimalini yüksek görüyorum. Yani İDA şu anda birincilik koltuğundaydı en son. Ve birincilik koltuğunu salmayacak gibi duruyor. Puanlarına puanlar katmaya devam ediyorlar. Pek skorları yok ama en azından bu karşılaşmada çift tane yakalamak istiyorlar. Onlar işleri bir hayli zor olsa da deneyeceklerdir. Emre kendini gaza bırakacak. Evet, burada rakiplerine herhangi bir skor vermeden İDA Esports haritaya devam ediyor derken Darkin gider ayak bir oyuncuyu düşürdü ve belki de Esports için bir fırsat şu anda. Ama Eren de yerde. I think दोनों का एक नॉक है. हाँ ठीक है दोनों का एक नॉक है. Bu
fırsattan şu anda faydalanamamış gibi duruyor. Yes, अगर नंगम टॉप 5 नहीं आई तो PMGO से भी बाहर और PMWC से भी. Ve 9. alanda avantaj Ulf Esport'ta. Eren gitti. Eren gitti. 4'e 3'lük sayı avantajı olacak ama Mods किधर हैं? şu anda Karaespor oyuncuların पता açığa नहीं. çıkması lazım. Ve bu da birazcık problem yaratabilir. वैसे PMGO के लिए क्वालिफाई कर जाएगी Önüne कि gelen mermiler de var. ब्रो ये आपने कितनी दफ़ा ये सवाल पूछना है ब्रो, कितनी दफ़ा आपने ये सवाल पूछना, मुझे ये बता दो. मैं अगर 5 घंटे स्ट्रीम कर रहा हूँ, पता नहीं मैं आपको 5 से 6 दफ़ा इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ. Onlar nade yoluyla beraber kendilerine cover açmaya devam ediyorlar. Oyun sonundayız. PMGC नंबर में होगा. यस, PMWC की बात कर रहा हूँ. PMWC से भी बाहर हो जाएंगी और PMG मेन इवेंट से भी. Son günün ilk karşılaşmasından bulacak demeye ओए kalmadan होए होए, कारागन हो गए. yakalamayı başardı. Yani çok ince bir açıdan vurdu. Şimdi Scarface devam ediyor atışlarına. 3'e 3'e Ya geldi no, durum. ओए 3v3 रह गया. Bitirildi Keç'in atışlarıyla beraber. Şimdi अभी पहला मैच चल रहा है ब्रो, 5 मैच ही रहते हैं. वो स्मोक के अंदर 5 मैच ही रहते हैं. वो नॉक हो गया कारागा. CEO'yu da düşürmüş. Şu anda durum artık 3'e 1'e ओए होए होए. geldi. Pozer takım arkadaşları 1v3 है. pek yok gibi gözüküyor. अरे Deneme रेव दे daha रहा है. yapıyor şu anda. Scarface bombasını çekti oraya, tekrardan gönderdi. Yakına patlayabilir. Hemen köşede kaldı bomba. Pozer çok ayakta zor, kalmaya çok devam zor. Nice ediyor. nade. Ve gelen son bombayla Uy, beraber उसे वैसे नेट कर दिया था. Espor almayı başardı. Ulf Esports. Nasıl Ulf Esports? Dokunmalı Ulf Esports. Olur o kadar. Olsun bir şey olmaz. Olur öyle şeyler. Olur öyle Eyvallah. şeyler. या CWC से 2 टीमें जाएंगी Hem Karaespor iyi oynadı. और साउथ एशिया से İda 2 iyi टीमें oynadı. जाएंगी. Aslında İda şöyle iyi bir konum aldı. Alan üstlerine attı diyebilirim. Hani çok zaten skor da yoktu gördüğünüz üzere. Ulf bayağı bir iyi oynadı. İşte inanılmaz Evet, güzel ama o karşılaşma geçirdiler. şey Yani huzum. ilk 5'e Kara attı galiba kendini. Bilmiyorum puanlar Bilmiyorum, yetti mi onu ama. यार एनसी के रिलेटेड क्या पूछना है आपने, पूछो. एक मैसेज करो फाद भाई. क्या अभी नई अनाउंसमेंट हुई ब्रो? एनसी टीम क्यों अनाउंस नहीं है अभी तक? चेंजेस हो रही हैं क्या? यस ब्रो, हो रही होंगी. मुझे नहीं पता, ना मैं कोच हूँ, ना मैं मैनेजर हूँ, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया हुआ है. उन्होंने जो बताया मैंने ब्रॉडकास्ट में मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था. Ulf, Kara ve İda muazzam bir savaş verdi. Bütün takımlar kazanmak istiyor. Ön tarafa doğru açılan çukurlar. Kara dedik galibiyeti alıyor galiba. Sonrasında gelen bir nade ön tarafta 2 oyuncuyu düşürdü. अब देखो कब बाकियों की तो अनाउंसमेंट हो रही है, हमारी डिले है. Ulf en sonunda fişi çekti ama iki takım özellikle Ulf ve Kara'da yüksek skorlar var. Bir takım sıralamadan 10 puan aldı. Diğeri sıralamadan 6 puan aldı. İki takım da ilk 5 için bu karşılaşmayla birlikte şansını yükseltti Skat'ım. Ne Evet. oyun ama. Yani gerçekten gitti geldi, bir diğer taraf kazanıyor dedik, bir diğer taraf kazanıyor dedik. Sonunda ayakta kalan taraf VCTT gold हो रहा. Esports kendini ilk 5'e atmış olabilir. Çok yüksek skorlarla başladılar. Evet. Biz zaten hani onlar için burada yorumları yaparken Karaesports hani iyi bir gold. yerellik takımı ve son gün bir slot alınması gerekiyorsa alır. Bir puan alınması gerekiyorsa alır. Onlar için erken konuşmayacağım dedim. Sevgili Vural Üzül'ün de bir storiesine denk geldim. İnanmayan trene binmesin diye. Hadi buyur bakalım. Şimdi ilk karşılaşmadan yüksek skorlu bir başlangıç yapmış oldular. İşte işin en sevdiğim noktasına geldik. Puanları inanılmaz yakın ve o ilk 5 baremine yakın takım sayısı oldukça fazla arttı. Yani Regnumkari Esports bile bir noktada yani üzerine gelenler oldu. Onları elemeyi başardılar. Ondan sonra K2K oldu. İlk başta Kua geldi. Kua geldi. Evet. Kua onlardan nak aldı vesaire. Sonra K2K geldi. Etraftan gelen mermiler vardı. Orada bir hayat mücadelesi. Onun dışında Fest'in karşılaşma içerisinde S2G Esports'tan aldığı 2 skor ve Fest aslında maç içerisindeki anlık puan tablosunda 2. sıraya kadar yükselmişti. Ama Ulf'un almış olduğu bu galibiyetle beraber अच्छा, उन्होंने तो पहले से रिवील किया हुआ है नौकरी वगैरह तो कर देते हैं इंशाल्लाह. मैंने मीना वालों की दुआ लगाओ, अमीन अमीन करेंगे. एनसी टीम कब अनाउंस होनी है ब्रो? मुझे नहीं पता, ये आपको PUBG Mobile के मैनेजर ही बता सकते हैं पाकिस्तान के. Scarface geliyordu, Eren geliyordu ama bu karşılaşma içerisinde Soulus'un muazzam bir performansı vardı. Özellikle Catch'le birlikte, kaptanla birlikte bu galibiyette çok önemli rol oynadılar diyelim. Tebrik ediyoruz ama dediğim gibi sadece Ulf değil, bence bu haritanın kazananı, bir diğer kazananı da Kara oldu Skat'ım. kesinlikle. Çok yüksek skor. Birazdan şimdi maç sıralaması ekranlara geldiğinde hep beraber görüyor olacağız. 6 sıralamadan da iyi puan aldılar ve Evet.
20 puana yakın bir puan çektiler. Neredeyse galibiyet puanı aldılar ve UF Esports'un skorları ekranlarda. Vay. Toplamda kaç skor var diye bakıyorum. 9, 12, 16. 16 skorluk bir galibiyet. Genel sıralamaya 26 लोग भी puan स्ट्रीम पर götürdü आज ये UF प्रैक्टिस ilk कर रहे थे। ओके karşılaşmada. Şimdi bu ekiplerin günün geri kalanında rüzgarı biraz daha arkasına alan taraflar olduğunu da görebilir miyiz Skat'ım? Evet, kesinlikle görebiliriz. Şimdi biraz daha böyle orta sıra takımları güne iyi başladığında günün devamında o iyi performansı, o ivmeyi kullanamıyorlar. Ama şimdi konu Ulf Esports olunca bu ivme kullanılabilir. Bu iş şampiyonluğa kadar gidebilir. Çünkü zaten hani başlangıçta öyle çok yüksek bir puan farkları yoktu liderlikle ve bu başladıkları aslında 26 puanlık başlangıç onları çok yukarıya çıkaracaklar. Şu hasarlara bakar mısın? Sadece Keç arkada kalmış. Keç de skorda öne çıkmış. 700'den aşağı hasar yok Keç hariç. Yani orada bir 619 çekimi de var Keç'ten. Acayip oynadılar ya. Söyleyecek hiçbir şey yok. İşin en keyifli noktasına getirdiler olayı. Kara Esports nereye kadar çıkabildi? Ne kadar yükseldi merak ediyorum. Birazdan. S2G sıra düşecek. Fut Esports sıra düşecek. Fut Esports boş geçti maçı. Fest yani yine hani 1-2 skor tırtıkladı gitmeden önce ve o tırtıkladığı skorla beraber hatta Fut Esports'un önüne geçmeyi başarmıştı anlık puan tablosunda. İkinci sıraya yükselmişti ama onlar da muhtemelen sıra kaybedecekler. Şimdi olay şuna dönüyor aslında. Erangel serileri inanılmaz kritik bir öneme sahip. Bak Regnum Karya'dan 9 puan var. Fena bir başlangıç değil. Evet Ulf kadar kara kadar uçup kaçmadılar ama fena bir başlangıç değil diyebiliriz. BRX çok alt sıralarda kalmıştı. Bu puanlar onlara yetmez. Onların artık net böyle 20 küsür galibiyet puanlarına ihtiyacı var. K2K'in aynı şekilde. İDA'nın 6 puanı çok kritik. Neden kritik? İDA ilk attığı rotasyona bir alan aldı. İkinci alan doğuya doğru çekti. İDA en ortadaki en merkezdeki takım kaldı. Evet. Zaten oyun sonunda onların çok yüksek skorda olmadığını, sadece bir skorda olduğunu gördük. Ama sıralama puanı olarak 5 puan aldılar. İDA zaten kendi kredisini yarattı dedik. Şu anda çıkacakları her karşılaşmadan ki ben bunu daha dünün ortasında hatta dünün ilk karşılaşmalarında söyledim burada analizdeyken. Yani İDA bu saatten sonra her maçtan 6-8 puan bareminde alsa güle oynaya Endonezya'ya gidiyor. Bakar mısın? Ulf bir de lider oldu. Lider oldu, geriden geldi, lider oldu, birincilik koltuğuna oturdu. Ulf Esports geçen sene PMGC'de Dünya Şampiyonası'nda finalde şampiyonluğu ucundan kaçırmıştı UF Esports ve yerel ligimizde düzenlenen bu elemelerde şu an için liderlik koltuğuna oturdu. 2'de İDA var 10 puanda, 110 puanda aralarındaki puan farkı 5. Yine 2'den 3'e geçerken bir 5 puanlık fark söz konusu. Fast Esports 105 puanda, Foot 103, S2G 97. Kara'nın aldığı bu puanlar onları 6.'lığa kadar yükseltti. Selibon, Asgard, Regnum Karya için İşler yine 7-8-9'da bulunuyorlar. 85-79-76. Şimdi sevgili Scott, 90-85'ler falan bir şekilde yine kurtarıyor gibi ama 70'lerden 75'lerden hala dönüş imkanı var mı? Matematiksel olarak tabii ki var önümüzde çünkü 5 tane daha karşılaşmanın oynanacağını hatırlatalım. Her karşılaşmada çok ciddi şekilde puanlar dağılıyor ekiplere. Şimdi şöyle bir durum var Sencer. Bunu aslında biraz daha işte Asgard tarafında hadi 79-80 sayalım. Regnum Karya ve Black için konuşuyoruz. Şimdi Regnum Karya Esports'un şu anda aldığı sıralama puanına bak 16. Evet. Kaç tane karşılaşma oynandı? वैसे टाइसन भाई सिनेटर और आर्चर कौन सा कोच अच्छा है? आर्चर अच्छा है, सिनेटर भी अच्छा, लेकिन आर्चर मजीद थोड़ा सा बेहतर है. Puanları gibi bir durum vardı. Bu maçtan da 3 sıralama aldılar. Şimdi Regnum Karya Esports'un şöyle bir problemi var. Hadi diyelim Regnum Karya Ya मैं ना काम कर रहा हूँ, सॉरी. bir maç geçirdi. Ama önündeki takım sayısı çok fazla olduğu için biraz problem मैं ना पोस्ट बना रहा था. çünkü yani hem Karadan fazla puan almak zorundalar. Hem Asgard'dan fazla puan almak zorundalar. Hem Selibon'dan fazla hem de aynı zamanda S2G Fest'ten fazla almak zorundalar ki yani yükselebilsinler. Çok zor. Bu arada tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben de diyecektim ki beni tebrik eder misin diyecektim. Yönetmenimiz Sencer sen hangi takımı tahmin verdin dedi. Ulf Esports dedim. वैसे जो C1 बनता Başka नहीं kim वो dedi? Helme Yay mı dedi yoksa? Hadi ya. Yoksa Helme Yay mı Baksana. dedi? Hayda. Hayda. Ben bu çok tahminleri kritik, çok gün içerisinde kritik. değiştirildiğini düşünüyorum. Helme Yay. Doğru. Yönetmenimiz de diyor ki yayın geçmişi Bugün için ortada değil, diyor ya. Bugün için değil. Ortada Daha diyor. öncesinde. Yani Helme'yi de tebrik edelim. Ulf demiş. Çok zor bir tahmin. Zor bir tahmin.
Biz biraz daha hani İDA Regnum Karya arasında kalmışız. Onun da sebebi yani dediğim gibi ben mesela bugün full Regnum Karya Esports'ta yazabilirdim. Çünkü hayatta kalma mücadelesi içinde. Evet. Ölüm kalım maçlarına çıkıyorlar şimdi bir noktada. Erangellere ben orada bir üçlü Regnum Karya şekli yaptım. Benden başka yapan yok. Sen son Erangel'e bir Kara Esports demişsin. Günün ikinci yarısında zaten sunum masasına geçeceğiz sevgili Scott'la birlikte. Bir Erangel ve 2 Miramar'ı bizden dinleyeceksiniz değerli izleyenler. Şimdi önümüzdeki 2 maç boyunca Şehmuz'um çift fut demiş. Ben çift Regnum, yine sen çift Regnum. Yargıcımdan bir Kara ayıklaması var ve Scarlett'ten de 2 tane İDA Esports tercihleri var. Şu an için puan tablosunda ben ve Yargıç Tony 3, Şehmuz ve Scarlett 2 ve Skatimo 1'de kaldı. Skatım ne düşünüyorsun? Görüş ve düşüncelerini alabilir miyiz? Görüş ve düşüncelerim şu şekilde. Sizin galibiyetiniz... किस किस रीजन से कितनी कितनी स्लॉट्स है ब्रो? आप मैं इंस्टाग्राम पे देख सकते हो ब्रो किस किस रीजन से कितनी कितनी स्लॉट्स हैं. आप मैं इंस्टाग्राम पे जाओगे ये पहली पोस्ट ही ये हुई है, पिन की हुई है ये मेन इवेंट की कितनी कितनी स्लॉट्स हैं. Çok kritik, çok kritik. Neyse geçelim diğer mevzuya. Yani biraz alışılmışın dışında. Şimdi eskiden ne oluyordu? Şu anda aslında hani baktığında 9 gün bu turnuva totalde ve 9. gündeyiz. Yani son güne geçerken bu kadar az olmasının sebebi de dediğimiz gibi beklentilerin biraz dışında olan bir turnuva. Günün geri kalanında da seni 3 olmuştun değil mi? Evet. Ve Yargıç Tony'yi 3 olan isimleri desteklemeye Bu devam ediyorlar. Helmeyay sıkıntılı bir rakip, ben diyeyim sana. Ya sıkıntılı, ben her zaman söylüyorum. O kadar şey bana yükleseler ben de bilirim. Doğru. Yani o noktada ona bir şey diyemiyorum. Ama çok ciddi şey de yüklendi onlara yani. Hayda. मैं इंस्टाग्राम में जाऊँ वैसे मैं एक और पोस्ट करने लगा इसके रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ या वेट कर लूँ अभी. Geçtiğimiz günlerde bir takımımızla beraber sürpriz olsun bir video çektik. Burada bir açık arttırma yaptım. भाई तुर्की में हमने सपोर्ट करना है टीम, Ben biliyorum. किसको सपोर्ट करना मैं आपको बताता हूँ. Cezalar उसके अलावा verilmiş, हमने किसी acılar टीम को सपोर्ट नहीं yedirilmiş. करना, ठीक है ना. Olmalı diyor hocam. Diller yanmış. हमें sıkı करना bir- IDA Yani Esports को şöyle सपोर्ट, söyleyeyim, ठीक bir है. oyuncu, biberini ben seçtim. Sen bildiğin orada gülerek Mermi yediriyorsun. gibiydi. Göbeğinde tutuyorsun böyle şimdi. Yönetmenimiz de diyor ki... हमने करना IDA şimdi Esports को yarı सपोर्ट olursa करना है, bütün ठीक है ना, कि puanları IDA hepsini जीते. Tamam, bakacağız. इसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा जीतने के बाद, Cezayı alayım, hiçbir problem yok. ठीक है ना. Geri dönüş yok. लेट्स गो IDA Esports. Ama Helme'ye नहीं नहीं da टीम bırakmak IDA को istemiyorum. करना, IDA को. Bugün IDA के अलावा devamında किसी को नहीं şimdi करना, आई समझ. Şehmuz'la Helmey'in bir karşılaşması नहीं तो aklımda लड़ाई हो kalmış जाएगी, görünüyor. पड्डा हो जाएगा. Şehmuz'u zaten kenara इसकी ayırdık रीजन bizden. Tamamen size yoğunlaşıyoruz. Yargıç Tony ve Senceres seçimlerine yoğunlaşıyoruz. Erangellerde Regnum bir şeyler yaparsa geçeriz. Bana da öyle geliyor. Ya bakalım, göreceğiz. İyi olan kazansın. Ama şunu da söyleyeyim, ekibi de tebrik edelim. O Helme'ye bayağı şey yüklenmiş bu arada. Ben gördüm. Evet, yani şimdi Maç içerisinde mesela lootlara göre, konumlara göre vesaire şeyler yapıyor. Hani Evet. tahminler yapıyor, yüzdelik tahminler. Ama onun dışarısında da işte turnuvanın puan durumlarından tut, geçmiş turnuvalara, kadrolara, onlara bunlara bakarak, performans durumuna bakarak da tahminler vermeye devam ediyor. Hocam bu iş beni korkutmaya başladı. Nereye gidiyor bu teknoloji ya? maçın bu arada karşılaşmanın en iyi anlarını जीवर को फेयरवेल दे दिया था. Puan जीवर haritasında बहुत अच्छा बंदा gerçekten था çok मगर keyifli सो bir maç oldu. Ya bunu नहीं formalite खेलता इनके icabı böyle साथ dile geldiği सही. için söylemiyorum. Maçı başından sonuna kadar izlerseniz değerli izleyenler, kaçıranlar varsa, şu anda izleyenler varsa gün sonunda mutlaka bu rondoyu izlemelerini öneririm onlara. Çünkü karşılaşmanın ilk bölümünden son anına kadar çok keyifli savaşlar, çok keyifli gerginlikler vardı harita içerisinde. Yakın savaşlar, uzak savaşlar ve son 3'teki İDA yakınlaşmasını, Kara yakınlaşmasını gördükten sonra yeniden stüdyomuza dönüyoruz ve günü değerlendirmeye devam ediyoruz. Genel sıralama az önce ekranlara yansıdı. Genel sıralamada bazı değişiklikler var. Liderliği almış olduğu bu 16 skorlu galibiyetin sonucunda ve Erangellere artık çok daha özgüvenli, artık çok daha नहीं rüzgarı arkasına almış şekilde çıkacaklar. Çünkü alt sırada kalınca ekipler üzerlerinde bir baskı oluyor. Scott az önce bizlere turnuva programını açıkladı. Endonezya'dan uzak kalmanız demek önündeki bazı turnuvaları da kaçıracağınız anlamına gelebilir. O yüzden Esports en azından şu anda o üzerindeki stresi attı. Evet. Stres şu an için kimde मैं var? सोच रहा हूँ Stres अपलोड करूँ या ना odadaki करूँ अभी takımlarda के da लिए. var. S2G'dir. Tabii. Orada 5'te bulunan, 4'te bulunan Ya Food, S2G Food, aynı S2G, şekilde yani oralara yakın ekipleri de buraya Karadır, katmak lazım. Regnum Karya'dır, Asgard'dır. Ya eller bir noktada titreyecek. Neden titreyecek? Az önce dediğin gibi. Voice stream को फटाफट लाइक कर दो प्लीज. Yani buradan PMGO ana etkinliği. मीना लीग स्टेज है, फाइनल नहीं है, फाइनल का मजा आएगा. यस. Bir prestij. Biz hani
फाइनल İşte sezonun देखेंगे ortası turnuvası, dünya इंशाल्लाह şampiyonası daha लेकिन prestijli फाइनल जब ama है तब हमारा PMG साउथ एशिया फाइनल्स भी है Yine तो bir ödül havuzu. Evet. अगर टाइमिंग क्लैश ना की ना तो Dünya कोशिश करेंगे şampiyonasında देखें bir ödül havuzundan pay alıyorsun, ciddi bir prestij kazanıyorsun. Bir de zaten ülkemizin şu son dönemlerde son 2 yıldır dünya ikincisi çıkarması. World Cup'larda fark ettiysen biraz sendeliyoruz. Her ne kadar dünya şampiyonaları iyi geçse de şöyle bir ülkemize World Cup şampiyonluğu da gelse aslında dünya üzerinde oynanan bütün S-tier PUBG Mobile turnuvalarını kazanmış olacağız. Dünya şampiyonluğumuz var. Var. Avrupa şampiyonluğumuz var. PMGO var. Dünya şampiyonluğumuz var. Bir tek aslında World Cup kaldı. Yani onu da kazandık mı bütün kupalar Türkiye'ye Ya gelmiş World Cup'un oluyor. ama biraz sistemsel olarak çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok fazla takım geçmişte mücadele ediyordu. Turnuva formatı icabıyla kazanması zor bir turnuva. Şimdi 16 geçmişte takım. öyleydi. Evet. Hatta after party showdownlar Tabii, falan tabii, vardı tabii. ya. Ya orayı biraz kenara bırakıyorum ama geçtiğimiz seneki sistem dünya şampiyonası gibiydi aslında. Evet, Grup geçtiğimiz oynanıyor. sistem ayrı ama ondan önceki senelere baktığımızda Scott'ım çok fazla aşamalı, son şanslı, Abi bir lobide karışık. kaç takım atlıyordu? 17-18 tane Evet. takımın atladığı bir dönem vardı hatırlarsın. Evet, Biz evet. gidiyorduk o zaman. Wildcats'in geldiği dönemlerde. O और zaman जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं süperstar प्लीज स्ट्रीम को işte लाइक कर दें oynama, bir şeyler ne bileyim Tabii, after tabii, party tabii. showdown Bir falan. karışıklık Bir vardı. orada şov vardı ama şu anda World Cup sistemi, EWC tamamen olayı dünya şampiyonası gibi ciddi bir sisteme çevirdi. İşimiz yine kolay değil. कैच का एक Gerçekten चिकन kolay एंड değil. हैश Yani takımları orada 12 से topluyorlar ve सीधा ara हैश sezon 4 turnuvası. Ara sezonda bir dünya şampiyonası gibi düşünmek lazım. Ya o kupayı da kazandık mı bizim tamam. Hani onu eledik duvara O attık. sene bu sene. Bu senenin bizim ülkemiz adına ayrı bir önemi var वैसे demeye ये बहुत kalmadan लेट करता Baku'yu है मैं gördük. इसमें Erangel'e doğru बोलूँ havalanıyoruz ve söz sunum masasında. Çok teşekkürler analiz masası. Bizi aydınlattınız güzel analizlerinizle beraber. Çok sağ olun ve हो günün गया है रंगा का मैच ikinci शुरू हो गया बॉयज karşılaşmasında Erangel semalarındayız. Hocam Buyurun hocam. şu anda konsantrasyon başladı. Oganda maganda. Bastırmalı bir maç hissediyorum şu an. Ogara magara. Deminki maç çok güzeldi. Gerçekten Çok iyiydi. hani bayağıdır o kadar güzel bir maç ben hatırlamıyorum. Şey çok iyi değil miydi abi? Mesela kimse ölmemeye çalışıyor Evet, ya o evet, kısım çok o güzeldi. çok güzeldi. Sondaki o curcuna kalabalık bir de o Regnum Karya'nın girmiş olduğu o savaşın olduğu kısım. Yani önce Koa geldi, sonra K2K orayı törtledi, sonra S2G oraya geldi, kötükledi uzaktan. Hani Ki çok yakına girmeden. Regnum Karya'nın oradan nade'lerden kaçması imkansıza yakın. Evet Çok iyi yani dodge'ladılar yani gerçekten, orayı bence. gerçekten yani kaliteyi gösteriyorlar. Evet. Yani açıkçası şu anki puan durumu birazcık karışık. Yani Fena karışık hem yani de. nasip kısmet yani yapacak da bir şey yok ama doesn't hani matter Regnum how Karya'nın gitme Shifa ihtimali play bir tık üzücü de olur is yani. is Evet, not doğru humble söylüyorsun. मतलब Kadro समझ नहीं kalitesi लगी çok मुझे yüksek. किस Global प्लेयर bir की başarı बात हो रही है yapmış ये bir ekip ve başarı yapma Ki ihtimalinin de मतलब yıllar मैं ना yüksek बैठ durumda. बैठ के थक गया हूँ कसम से 2024'ten beri herhangi bir turnuva मैं चाह रहा हूँ kaçırmadılar खड़ा diye हो जाऊँ hatırlıyorum लेकिन ben ना yani. Ben de aynı आहो Hiçbir turnuvayı kaçırmadılar. Zaten geçen PMGO şampiyonluğuyla başlayıp sonra PMSL şampiyonluğu, World Cup, ondan Regbra sonra döneminde de aynı şekilde evet yani ya her şey bayağı iyiydi. yıllardır senin de söylediğin gibi यार स्ट्रीम थोड़ी mutlaka आवाज बढ़ा दूँ global arenada onları görüyoruz ama bu yıl kaçırırlarsa bu sezon onlar için çok üzücü olur diye Evet. düşünüyorum. İzleyenleri, destekleyenleri için de çok üzücü olur diye düşünüyorum. Yani açıkçası hani kadro kalitesi, tecrübesi, başarısı hani onların yani açıkçası hani bir Türk takımının başarılı olma ihtimalini ben onlar üzerinde daha yüksek görüyorum. Hani Anladım. diğer ekiplerimize nazaran. Çünkü daha fazla Global başarıları çok başarılı fazla. olduğu için XVP bunu söylüyorum. Hani यार açıkçası रैक को ना biraz 5 मैचेस üzücü olur 4 yani मैचेस बढ़ाया गया है Karya'nın 2 मैचेस तो ये tek चौथा şansında ठीक है kalması इसको ama मिला के nasip टोटल 5 kısmet मैचेस yapacak रहते bir şey हैं yok. Bakalım Regnum Karya bir comeback बहुत gerçekleştirecek अच्छा mi मैचेस yoksa onları चाहिए yarışın इतने अच्छे sırasında mı चाहिए कि göreceğiz? भैंस दो Deminki बैक टू बैक karşılaşmada चिकन Ufuk Sports चाहिए biraz चाहिए daha kendilerini iyi noktaya attılar ve Kara Esports da kendisini potaya tekrardan getirdi diyebiliriz. Onlar için iyi karşılaşmaydı. Bakalım birazdan herhalde görürüz yan tarafta puan tablosunu iyicene. Vermeyecekler mi acaba? Ha, Daha bilmiyorum. şimdiden. Yok canım. İkinci yani maçtan. bence vermeliler. Abo. कैच के Şimdiden जोन है vermezlerse मेरे को var ya fena cümbüş var. Yayını geriye sarma. Fena कैच में cümbüş छोटू var. खेल रहा है छोटू Zor oluyor Şimdi ya. chatte var ya fena cümbüş var. Yani sahada bize zor छोटू oluyor. खेल रहा है कि yani नहीं खेल रहा izleyiciye de zor oluyor. Hani yayını geçmişe Ha, baş. sarıyorsun falan, geriye sarıyorsun. Puan neydi ulan kaç aldık falan. Hani öyle düşünüyorlar yani şimdi. Aha, sen dinlendin ve cevap geldi. Heh, Ama evet. Kara 71 puan mı ya?
Evet anca yani. Anca etti değil mi? Ben anca. belki dedim yani yukarı. Yaski Yani hash şu an 12 पे है 97 puanda 5. sırada Uf bulunan birinci. S2G Uf birinci. नहीं खेल 97. रहा Yani ओके arkasındaki takımla 12 puan fark var. लास्ट Last सर्कस देखते Card हैं ve बे Hunkary'e indiğimiz zaman o puan farkı bir maça çıkıyor. Evet. Hani vallahi hani Acayip fark varmış ya. Ben dedim Yani- belki Kara da çok skor da almıştı. evet 20 ama puana yakın bir karşılaşmaydı yani onlar için. win olmadan olmuyor hocam. Yani şu dakikadan sonra artık hani öyle 10 puanlı, 8 puanlı, 9 puanlı tamam ilk günler olsa iyi geçti deriz ama şu an o işte Burada artık ufak bir hata var galiba ama abi ya. 71 değil ya Kara. Zaten güney o puanda başladı. हाँ मैंने देख लिया मैंने Öyle स्ट्रीम देख öyle लिया hatırlıyorum ya. Hemen bakacağım. Hemen bakacağım abi günün başına. öyle bir durum varsa da hem iletmiş oluruz, düzeltme Evet de Kara gelir. güney 71 başladı abi. He, o zaman Kara güney orada 71. Ben çünkü hesaplarıma göre Kara biraz daha yukarıya oturmuştu diye hatırlıyorum. Düzeltirler, onu düzeltirler. Düzelir diye düşünüyorum. Ama Ulf'un birincilik koltuğuna oturması enteresan. Onlar çok bol bol puan çektiler evet az sonra karşılaşmada. düzeltilecektir o hata. Panik yapmayalım, Olur öyle tedirgin şeyler. olmayalım. Olur öyle şeyler. Bir ufak hata olmuş. Onu top 6 main ayarlarlar. event Aynen if öyle. I'm not Mira- top 5 Miran bro top geldiydi 5 abi. main event Şehmuz'umdan da kaçmadı. from Şehmuz'um. MENA top Abi 6 şimdi from düşündüm hani Turkey oradan top oraya 5 Şimdi oldu. Ben de bu puanda diye hatırlıyordum. Biz şimdi arkadaşlar analiz masasını वैसे वही dinleyebiliyoruz. आपस की Ufak बात bir है ये aramız लेफ्ट ने olduğu मैंने için. की है कल और Fazla आज की vakit बात थी Tabii olmayınca çok tabii çok ihtiyaç kısa bir Yaar. ara olduğu için biz burada geldiğimizde hemen içeride Velef. öğreniyoruz. Ya da bizimkilere soruyoruz. Ya da burada Mansa Bruka. ekranlarımızdan görüyoruz. Ya da yayını geri sarıp hemen bakıyoruz yani. Bu arada ilk karşılaşmanın da MVP'si Soğullus olmuş. Soğullus evet. tekrardan geldi. İlk turnuvada Koyuyor. yedekti. Sonra geldi. Hatta PMGO Türkiye elemesinin ilk dörde girdiği, Ulf'un ilk dörde girdiği aşamasında da Kalse ile oynanıyordu. Şimdi Soğullus'a fırsat verildi ve Soğullus elinden geleni yapıyor ve takım şu anda birinci sırada. Onun da eline sağlık diyelim ve ilk MVP'liğini almış oldu böylece. Evet tebrik Soğullus ederiz. her zaman Soğullus'tur. Yani daha önceden de onun hakkında çok konuşmuştum. Hani bazen çok eleştiriliyordu yani. Normal. Yani Ben Solus'un buradaki bütün takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip. Mansa Hatta Bruka. buradaki takımların %70'inde de गेम का साउंड भी बढ़ाऊं यार कितना बढ़ाऊं Soğullus बढ़ा दिया ihtiyaç गेम का duyulan bir साउंड oyuncu tipi. Yani mental anlamda olsun, konuşma anlamında olsun, uyum anlamında olsun. Çok da neşeli birisi Öyle, yani. bence de öyle. Çok da iyi bir oyuncu. Kariyerinde başarılar dileyelim. S2G Sports oyuncuları ekranlarımızda demin Los burada sıkıntılı bir pozisyonda kalmıştı ama takım arkadaşlarının da Smoke'ların da desteğiyle beraber buradan bir şekil uzaklaşmıştı. Merciless. Evet. Soulus'tan bahsettik. Bakacağız. Soulus'un canı bir hayli azaldı. Yakalanıyordu. Merciless'ın atışlarıyla beraber onlar güzel bir noktaya oturdular diyebiliriz. Ulf da bu arada çemberdeki en iyi noktalardan bir tanesine geçti. Alan merkezi... Ulf seviyor burayı abi bu arada. Şöyle söyleyeyim, alan merkezi şu anda Frozen'ın olduğu yerin azıcık yukarısı hafiften. Yani şu an Ulf'un olduğu o küpler yani... Bir shift gelirse oyun biter mi diyorsun o tarafta? Yani orada bitme ihtimali var. Şimdi bir de यार şöyle देखते हैं haritayı da birazdan gördüğümüz zaman daha Dekten, iyi dekten. yorumlar yapabileceğim. Bakalım şimdi yavaş yavaş hareketleniyor. Fes de güzel dağıldı. Ya şu tepe de çok kıymetli मैच bir yer उड़ नहीं है ama इसमें मैच उड़ नहीं है yani मीना के burada मैच da स्टार्ट böyle नहीं हुए dağılmak मीना kadar के यार iyi. लीग चल रहे Ama हो zevkli छोटू burası. खेल नहीं रहा तो मजा böyle नहीं आना ये yapmazsan, फाइनल से होने हैं, ये cesaretle देखते हैं oynamazsan elenirsin. Şu an Fest Erin yani cesaretle oynuyor. एडीए में था ना Gerçekten ben- यस Bir önceki karşılaşmadan 3 puan mı? 3 puan çekebildiler. Ben açıkçası şu an Fest'in yerinde olsam korkardım oraya split atmaya. Hı hı. Yani onun yerine kapalı bir compound'a geçmeyi daha çok tercih ederdim. Yani inerdim mesela, atıyorum onların az aşağısındaki bu arada Evet. Solkay yakalandı. Noça! Solkay'ı yakalamayı başardı ve S2G Sports'tan erken bir kayıp. Burada X-Viper oyuncularını beklemiyorlardı. Oyun başında da X-Viper bir hayli sıkıntı yaşatmıştı Lost'ta, S2G Sports oyuncusu Lost'ta. Şimdi de Solkay yakalanıyor burada ve S2G Sports 3 kişi yoluna devam etmek zorunda. Onlar da potaya çok yakınlar. Evet. Kara bir hayli yakın. 7 puanlık bir fark var. Selibon çok yakın. Yani yarış bir hayli kızışık şu anda ya. Kesinlikle. Yani aşağılardan da yani Black de dahil olmak üzere alınacak bir galibiyetle beraber yani ilk 5'te değişiklikler de olabilir. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şimdi İda tarafına geçiyoruz. Onlar da Pochinki'nin doğusunda bulunuyorlar.
Ev grubunun olduğu kısımda. क्या सारे कर लेगा Hala बहुत maçı मुश्किल है ब्रो. denetlemeye devam ediyorlar. Alan gelecek 4 saniye ब्रो sonra. ENC की टीम का मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता çok कब kritik bir अनाउंसमेंट alan. होनी है. आज होनी थी Çok लेकिन kritik नहीं bir हुई. alan. Attı ama nereye Yani attığını bayağı fazla tespit edemedim. Burası yani Batı Arçift attı muhtemelen. Sven Güneybatı Arçift yakalandı. olabilir. Sven yakalandı CEO आई tarafından वांट्स burada. आईडीए जीते यार, आई Ve वांट्स Kara आईडीए Esports ilk जीते. skorunu aldı ama बाकी CEO जो da çok जिसके sıkıntılı bir नसीब में noktada होगा उससे kalmıştı. मिलेगा. वेयर इज Kuzey आईडीए? batılı bir hardşift. Haritamızı göremediğim için ओके रैक सेंटर में बैठी हुई है, आईडीए भी मिड में है. ठीक है. haber veremedim nereye attığını. Sadece 300 metreyi Legend'ın olduğu yerden bakınca ya dedim Güneybatı'dır. Kuzeybatı aklıma gelmedi. मिड में बैठे तो हुए हैं O küçük यार. maçın iki बहुत kısmı मुश्किल alan है. merkezinde बैक टू बैक bilek दो alan चिकन चाहिए merkezinde. अच्छे नंबर ऑफ एलिमिनेशन, लाइक Burada 15 Selibon 15 birbirine yakınlaşmış 17 durumda. 17 Buradaki 14 durum şu 14 anda किस के 4'e 2. साथ. Kissu'nun elinde bomba var. Bomba denemesi yapacak şimdi. Rakibine doğru. वो अग्रेसिव deneme मैच yaptı चाहिए Johnson. इनको, ये Şu नहीं है anda कि बना patladı बनाया o मैच. नो, bomba. Freedom Symphony फिर जाके Kissu'yu dövdü. Bir savaşa girdi 0.10% burada. चांस बनते हैं दो मैचेस अगर बैक टू बैक चिकन निकाल लेते हैं. devam ediyor. Bir dışarıya çıktı. Bir ufak baktı. मैच सारे Bıçak इंपॉर्टेंट है. götürdü. ये पहला जाया कर दिया रेग ने. Bombalar çekilmeye devam ediliyor. Burası da yani मैच önemli सारे bir ही konum. इंपॉर्टेंट है. Alanın Evet ve içerisindeki. Selibon'da वो 4 बंदे एक को लेने जा रहे हैं. çok ये yakın वनी olduğunu फोर्स ने कट जाना है. söyleyebiliriz. Senfoni burada अगर चारों ने bir ऊपर चले savunma ना, ओके gerçekleştirmek zorunda. एक नॉक Senfoni किया çok agresif bir oyun. Rookie'yi yakalamayı और başardı. बाकी नीचे से आ गए हैं. Evet arkadan da aşağıdan da takım वो arkadaşları वो SLB वाले अपने प्लेयर नॉक हो गए. Kisiyor, हद है o da यार. yakalanmış. Freedom da yakalanıyor burada. दो नॉक किए उसने. Burada Mumya'ya sıkıntı oluşturmaya çalışırken kendileri sıkıntılı bir pozisyonda kaldılar. 3'e 1'e oldu şu anda durum. उसे ऊपर वाले को रेव भी दे Sonra दिया. savunma yapmaya çalışıyor. Dışarıya çıktı. Şarjörü yeniledi Sinfoni. अरे यार क्या बैंसियंस की हेल्प करने आ रहे हैं, मनवाने आ रहे हो. Çok kritik bir maçta. वो बैंसियंस ने एक नॉक किया, अच्छा खासा होल्ड किया, वो ऊपर आए उसने आते ही नॉक खा लिया. Selibon çok erken gitti yani. Senfoni Bence orada South iyi Asian bir savunma Smash Bros का नहीं gerçekleştiriyordu. आइडिया, Takım नहीं arkadaşları yardım आइडिया. edeyim derken yardıma muhtaç Neyi bir durumda idea? kaldılar. En son Senfoni kaldı ama daha fazlası gelmedi ve Selibon potaya çok yakınken bu karşılaşmadan sadece ve sadece 1 puan alarak eleniyor. Frozen, Wolf düzeltiyorum ekranlarımızda, onlar da 3 kişi yollarına devam etmek zorundalar. Asgard'dan bir düşürme aldılar ve agresif bir şekilde Asgard'ın üstüne araba sürmeye başladılar şu anda. Yanlış görmüyorsam Sefkan arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Hatta sırtladı götürmeye Sarsana çalışıyor है. Frozen. यूरोप भी bir देख रहा हूँ और drive-by अफ्रीका भी görür देख müyüz रहा ama हूँ. Frozen orada risk almak istemedi. Belki de göremedi o açıyı. Biraz problemli bir noktaydı Evet. aslında. Pek hani inmek de istememiş olabilir o yönden dolayı. Skor garantisi de geldi diyebiliriz. Şimdi Eren alan içerisinde iyi bir konumu aldılar Pardon bu ama. arada abi, demin böyle bir ıhım yaptım. Kusura bakma. मैच की टाइमिंग क्या होगी पेंजी साथ यार? टाइमिंग होगी 3:30. Onları hem bir yandan 3:30 halletmeye से çalışıyorlar. 4:15 के राउंड अबाउट टाइमिंग होगी. Alanı göremiyoruz şu an. Yeni alan şu anda आप आओगे पर इंशाल्लाह कोशिश पूरी है ब्रो. orada alan merkezinde Noka bu arada bir rakip एक इसको मारा इन्होंने. समझ लगा आइडिया को मारा. skorlar toplanılıyor. VLF का 1 किल हो गया. Rakiplerin hemen güney kısmındalar. Rekunkarya'da कल की तरह 3 नहीं 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 वो अजीब लग रहा. rotasyona zarar vermeye çalışıyor Yani ama abi Regnum Karya turnuvanın मैं başından अपने beri लिए देख रहा हूँ, derin फिर आप लोग rotasyonları डिस्टर्ब हो गए. denerken sürekli oyuncu kaybediyor. Wild yakalandı şu an. Tam dedin Wild gitti. 2 kişiye Evet, düştüler. evet. इस Yani मैच के sürekli बाद ना मैं derin तकरीबन rotasyonları 1 denemek 2 zorunda kalıyorlar. Onlar alanın dışarısında 1 2 kalıyorlar. 3 Uzak bir bölgede kalıyorlar ve Regnum Karya'nın ne kadar alan Çağır, oynadığını biliyoruz. 5 Bunu yapmaya çalışırken rakipleri çok 1 temkinli. 2 Demin 3 bir 4 oyuncularını uğursuz 5 pasa रीजन्स के kaybetmişlerdi. ना वो Şimdi कर bir दूंगा oyuncularını daha अनाउंस. kaybettiler ve Regnum जो Karya PMG iki मेन kişi इवेंट क्वालिफाइड है ना yarıştan वो bir hayli 5 uzaklaşmaya रीजन्स devam में eden bir Regnum इस Karya मैच var. के बाद. Son 4 karşılaşmada bakalım neler yapabilecekler. Şimdi iki kişi kalmalarına rağmen pozisyonları çok kötü değil. Puan veya puanlar çıkarabilirler ama hiç kolay da değil işleri. Yani evet, RC के 2 şu an गए. bu maçta eğer yani boş geçecek. तो ऐसे भी एडवांस में belki ईद उल pozisyonu अज़हा मुबारक Evet, हो en आपको. ortadalar जज़ाक bir अल्लाह ihtimal. आपको भी मुबारक. Ama hani işleri çok çok zor gözüküyor şu anda. Bakalım neler yapacaklar. Gözler Sylas'ta. यार मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ? Manso ile beraber o bölgede yaşamaya Evet. मैं एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, भैंस की दुम इज नॉट अ गाली, ठीक है ना? भैंस की दुम होती है ना. O bölgeye yakın bir pozisyonda. मर जाइए, एक टीम को मैं चाह रहा हूँ मर जाइए.
alanın Western içerisinde Euro çok में वो टीम ही नहीं मार oynayamayacağı रही. çok fazla büyük açıklıklar var. Özellikle şu an Jon Snow'un demin bir manzaraya doğru baktı, yeşillik ova. Evet, oralarda çok fazla oynanamıyor. Bir iki Oradan tane Rozo'ya çukur kadar, var. evet, Çalo, Rozo'ya kadar bir çalo. iki çukur var senin de söylediğin gibi. Çok fazla oynanılabilecek bir bölgede de değil. Bir hard shift gelirse İda'nın, Blake'in çok iyi noktada, özellikle Blake'in çok iyi noktada kaldığını Ben söyleyebiliriz. bu maç Ulf yine alabilir gibi geliyor. iyi bir Ulf'un pozisyonu da çok kuvvetli. Evet. Gerçekten ki geçen sefer hatırlıyor musun burada Eren Rita ile 1 vs 1'e kalmıştı. Evet. Yani orada Eren मीना की लीग स्ट्रेट चल रही है जो फाइनल्स है वो Aynı 15 noktada 16 17 को bu है. sefer daha fazla puan çekmek için ellerinden geleni yapacaklar. Yani pozisyon avantajı olarak söyleyebileceğim aslında İda birinci favorim. Hı hı. Ama Ee, İda'nın orası biraz dovda kalıyor ya. evet. Hani alan çok güneye üstlerinde biterse o zaman işin rengi değişir. Yani kıpırdatmazsa Evet. Evet, işe yarar. kıpırdamamaları gerekiyor. Ama hani kıpırdamasa bile orada ne kadar yaşayabilirler ondan da hani şüpheliyim Çok fazla biraz. skor alabilecekleri bir yer gibi de Yani durmuyor orası şu an. sonradan girmelik. Evet, öyle. Orası sonradan İşte İda girmelik. da biraz sürpriz yapıyor burada. Sonradan girmelik bir yere erken girip kimsenin tahmin edemeyeceği bir hamleyi yapıyorlar. Oyun alanının tüm avantajı şu anda Ulf'un olduğu yere Ranking doğru confirm gitti. बढ़ yes Aman. bro. Alanı Doğu Arşiv'te attı. Büyük shift. Şu anda Doğu Arşiv'ti gelmesi neticesinde Ulf alan merkezine çok yakın bir noktada kaldı. Ve oraya hani kafa atan takım muhakkak olacaktır bir müddet sonra ama yani 4 kişilik Ulf kadrosu eğer bir problem yaşamadan ayakta karşılarsa o gelen kafayı Kara derin bir rotasyon deniyor. Aslında Ulf'un olduğu yer boş. Şu anda infosunu alabilirler ama belki de onlar Skull bölgesine doğru gideceklerdir diye düşünüyorum. bakalım şimdi Emiliano'nun atışları var. Kılıcı Emiliano yakalamayı Martinez. başardı. Skor garantisini almak için denemeleri devam ediyor. Jon Snow Akron skor garantisini almayı başardı o noktada. Lazy geldi o bölgeye doğru. Bombasını çekti Jon Snow. Yavaş yavaş orada iki ekip birbirine yakınlaştı. Jon Snow bombasını attı içeriye doğru. Lazy'nin yanında patlıyor ama hasar vermedi şu anda ona. Clutch bu arada görmediğimiz taraftan X-Viper'dan oyuncuları Evet. çekmeye başladı. Rookie de Sefkan'ı düşürdü. Yedi Asgard'da skor. sıkıntılar mevcut. Sadece Lazy tek başına सारा kaldı इस पर bu विन bölgede. करेगी लेट्स सी कौन करता है यार. Asgard çok sıkıntılı bir मैं noktada. तो Senin de वैसे söylediğin gibi चारों sadece आईडी करे Lazy बाकी var. देखो क्या करता है. Ama Mumya Esports oyuncuları Lazy'nin yerini şu anda biliyor gibi. Evet, biliyorlar. Lazy'den bir nade denemesi çok başarılı olmadı. Rookie चल चल pişirdi nade'ini, vazgeçti. Burada çok temkinli O Mumya yanına oyuncuları. patladı. 99 Çok mu yazdı? yakın. Çok yakındı ama Bak 99 yazdı. evet, Yani düşürmeye bir yetmedi. canı. Evet, bak, canı bak, gözükmüyor. yok. 99 Canı yazdı. gözükmüyor. Nasıl Canı gördüm? gözükmüyor. Çok iyi Nasıl yakaladın gördüm? abi. Ve Cades Lazy'yi yakalıyor ve bu fight'in kazananı Mumya Hocam Esports oluyor. 99'u ilk kez görüyorum bu arada. Yani bomba patladı. Orada direkt 99 yazdı ekranda. Bir can kalmış. O bir canla hemen oradan uzadı direkt. Aynen topu. öyle. Demin de bu arada görmediğimiz tarafta Kara Esports Fest'e doğru bir kafa attı. Ve Kara Esports'tan bir oyuncu kaybı yaşanmış sanırım. Doğu Fest'ten de bir bölgeyi- oyuncu kaybı yaşanmış. Doğu bölgeyi şu anda paylaşıyorlar. Evet. ब्लैक Ek binanın olduğu S2G kısmı o falan fast की fight paylaşıyorlar है. oraları. S2G de güzel konuşma geçmiş. S2G'de Evet. Ulf'un hemen arkasındaki o hangarın olduğu kısma geçti. Orası zaten bomboştu. Hani, Boştu. evet, Kara orayı göremedi rotasyon atarken. Aynen öyle. S2G bunu fark etti ve oraya geçtiler diyebiliriz. Hemen Ulf'la çok yakınlar. अरे क्या ekranlarımızda प्यारा नेड है. Upfor Kane'i yakalamayı başardı Nade ile beraber. Foot oyuncuları sadece 2 kişi bakalım. क्या ये 2v4 निकाल सकेंगे? Hakkından gelebilecekler Ya. mi? Frozen'a doğru bir nade denemesi ama yeterli değil gibi duruyor. Frozen Nice canı नेड. 1'e kadar Ooh. düştü. Sarp orada Bagis ile beraber ezmeyi denedi ama आईडीए Frozen'dan की çok फाइट iyi हो रही है ayak रोड के oyunu. साथ. Zwolf Boğa güreşindeki gibi olay çektirdi. Frozen yakalandı. Son kalan Foot Esports oyuncusu Zwolf bakalım. İlk Arıyor, karşılaşmada da doğru istediği orada. puanları çekememişti burada Foot Esports. Upfor arabasıyla bagisiyle beraber कितना burada लेट हुआ Zwolf'u वो. eziyor ve Foot Esports bu haritaya da sadece ve sadece 2 puanla veda ediyor. Düşüşe sebebiyet Büyük düşüş olabilir. var. Büyük düşüş var Foot Esports'ta iki karşılaşmada. Toplam yani 3-4 puanlık bir gün geçiriyorlar. oraya, şu an nal oraya. karşılaşmada. Alan geliyor. 10 saniye kaldı. Alan geliyor bakalım. आईडी का nereye नॉक doğru हुआ था atacak? लेकिन Ben वो açıkçası फाइट क्यों नहीं Güney दिखा रहे. Arşiv'ti bekliyorum. S2G Bakalım. alanda tutar gibi hissediyorum. ना यार Bakalım nasıl bir आपस में arşiv ना लड़ो gelecek. प्लीज.
ओके K2 के Oo, आईडीए बैक से yine चलेगी है Arşivci ठीक है geldi ve UF Esports एक किल आ haritanın गया en ortasında çok avantajlı bir noktada Ya kaldı. şu alanı bir gösterin. लीग Bak, स्टेज में şu जो alanı lütfen bir रैंकिंग के gösterin. हिसाब से आएगा Abi ना özel isteği. उस हिसाब से उनको Özel बोनस isteği. पॉइंट Yargıç मिलेंगे oyuncusu Ben böyle isteği. şeyleri çok yapmam. Şu alanı istiyorum görünmesini. S2G alanda tutar dediğim çemberdeki Evet. Where is S2G'nin yerine bakın. IDA Where is Teşekkür ederim. IDA ओके Ben izleyiciler adına अच्छा sana स्प्लिट rica है ediyorum यूएलएफ मिड abi. में बैठी हुई है Ve एसटीजी के güzel बाद अच्छा bir जोन konumda है kalan UF Esports, S2G, IDA ve geriye kalan alanın içerisinde herhangi bir takım yok diyebiliriz. Yani şu an Karayla Fes de ucundan içinde ama o yaşanacak- fight'i yapmak zorundalar. yaşanacak yer yok. Yani bir Rozok Tepe'nin dibindeki çukur Evet. var. Bir. Ek binanın oradan bu bölgeden hafif batıya doğru çıkılabilir. İki. Urfa kafalar gelir mi demek istiyorsun yani? Bence gelecek. Bence gelecek. Yani şeyden su şehrinden kendini kurtaran oraya doğru atar gibime geliyor. Hani Bakalım. canavliyle kaçanlardan bahsediyorum. Bence Ulf burada güzel skorlara gidebilir gibi geliyor bu maç. Bakalım efsanevi skorlu bir galibiyet alabilecek mi Ulf Esports? Yani bir skor var, 37 oyuncu, 4'ünü düş, 33 tane rakibi var. Bakalım yüzde kaçını egale edebilir. मैच उड़ Bakalım रही हैं maç ब्रो sonunda स्मैश bunun उड़ haberini रही हैं alacağız. Svajin görmediğimiz tarafta o Vilzi'yi yakalayıp skor garantisinde takımına yazdırmayı başarıyor ve K2K'in de haritadan 3 puanla elendiğini söyleyebiliriz. Son 12 takım 35 oyuncu ve şu anda Rozon içi de bir hayli karışık. X-Viper buradan çıkmak istiyor ama Çok Kua zorlayıcı. Esports oyuncuları çok temkinli ve burada X-Viper'ı elemeyi başarıyor Kua Esports ve onlar da 3 skora kadar ulaştılar. Bu arada buraya bir kafa gelmiş sanırım. Su şehri Yok hayır, Nice su şehrin one içerisinde ya. oluşan bir fight şu anda. Full. Full takım जाते जाते फिर भी arkadaşlardan बंदा kaldıracak. knock finish Mumya कर da o गया वो bölgede वाला şu anda. Aa, İda'da birazcık Black'le aranıyor. SUG fight diyor. Ben de Black'le aynı hangar SPG, sandım. Evet, o güney kısımdaki o ev grubunda bir yakınlaşma oldu orada. SUG Nice nade, oy hoy skor hoy. aldı. Poser yanında patlayan bomba, Dokunman'ın attığı bombayla beraber Poser yerde kaldı. Şu an Real tek başına, işi çok zor bu bölgede. Etrafı tamamen sarılmış durumda ve orada यार Karayaspor तुर्की के इनिंग से oyuncuları स्क्वाड में yakalandı ve साइलेंस होगा bitirildi. Karayaspor da bu maçı होना तो neredeyse चाहिए boş geçti. देखो क्या Evet, करते हैं 2 puan. Dokunmada bu arada yanlış görmediysem uzaklardan Kua Esports oyuncuları tarafından yakalandı. Ona Skor da garantisi चाहिए çekildi mi यार onu göremedim. Evet, skor garantisi de şu an çekildi. Dokunmayı kaybetti Fest Esports. Onlar 2 oyuncu yoluna devam edecekler 5 skorla. Son 9 takım 26 oyuncu. Ya Kua bayağı karıştı. Kua bu maçta çıkış yapabilir. Maç sonu görecek bir bölgeye geçtiler. Şimdi Mumya tarafına tekrardan geri döndük. Su şehrinde Roa Salvation'la beraber karşılaştılar. Ve hiç zorlanmadılar ama sırtından gelen mermilerle beraber Saylas! full yerde kaldı o noktada. Johnsonov yerde şu anda. Regnum Karya da bu bölgeye bastırmaya devam ediyor. Buradaki durum 2'ye 2'lik. Jace canını doldurmaya çalışıyor. Orada savunma yapmaya çalışıyor Duruki. Silas'ın üzerine hasar çıktı. Bir yandan da alan ittirmeye devam ediyor Regnum Karya'ya. Nice Ruki yerde knock kaldı. Marso Marso yerde kaldı. Uzaklardan gelen mermilerle beraber şu anda Mumya Ya. veda Hepsi etti. Regnum Karya da veda RGB etti. डेड हो Evet गया yani su şehrinin herhangi bir kazananı olmadı ve kimse şu Of, şehrinden alana çıkamadı bak. ve alan tam anlamıyla cetvelle çizsen बहुत anca bu बुरे kadar हालात orta जा रहे हैं olur. यूलेफ Ulf Esports यूलेफ का ortalıyor. चिकन İda आ alan रहा है यार içerisinde, S2G alan बहुत अच्छा मिड içerisinde, पे बैठे हुए Ulf हैं alan içerisinde Blaine hareket etmesi gerekiyor. Fest'in, Fest, Kua. Kua'nın da bir nebze hareket etmesi Kua belki gerekiyor. arabaları çukurun önüne atarsa Evet, oradaki bir şekil coverları cover yaşayacak yerleri var. yapabilirler ama işte günü kurtarır. Ama Ulf galibiyete ilerliyor şu anda emin adımlarla. Şu an Bakalım ne olacak. Ulf'un hiç göstermemesi lazım. Hiç Ki bunu gö- yapıyorlar. Evet, Bir hiç skorları kafayı var. bile kaldırmaması lazım. Ya ben şey diye tahmin ediyordum. Su şehrinden çıkan gelir ama su şehrinden kimse çıkamadı. Hani o yüzden Oradaki benim skor teorim puanları da çok olmadı. önemli. मुझे लगता है रीसेंट परफॉर्मेंस करेंगे अगर एच En क्वालिफाई नहीं azından होती तो tırtıklayıp öyle मुश्किल है gidelim dediler ve mesela Regnum Karya orada 2 skor tırtıkladı. देखते हैं क्या İşte, करते हैं pardon bir de sıralama puanı alıp 3 puanla haritaya veda etmiş oldular. Şimdi burası kızışacak. Black oynuyor. Black oynuyor. oynayacak çünkü Oo. alan Nice Rolex nade यार kaldı. Rolex çok uzun Eyvah, bir eyvah, yani eyvah, yerden attı o bombayı. Şimdi Hamsici orada tek başına, bir kılaca ihtiyacı var S2G tarafının. Hamsici'nin elinde bomba var. Kapı kırılırsa Oy. sıkıntı yaşayabilir. Hamsici'nin canı çok az kaldı. एस्ट्रोजी Binadan अच्छी dışarı खासी जगह पे थी tekrar लेकिन dönüşe ब्लैक ने doğru कैसे gidiyor. जगह ली है Rakibini उनकी bombayla yakalayabilirdi. Hamsici'den Yani güzel çok zor denemeler işi. ama işi bir hayli zor. 1 vs 4 Ya. atmak zorunda. Ve burada Hamsici de yakalanıyor ve Black और Esports प्रेडिक्ट करो कौन सी burada टीम SUG elemeyi चिकन başarıyor. निकालेगी Son 4 takım Fest यूएलएफ eklemiş. पे भी Kua, 4 मैन है आईडीए भी Ida ब्लैक ve भी और Black क्यू oyun यू sonu के 2 olacak. मैन है Oyuncu kaybetti. यूएलएफ की फाइट हो रही Görmediğimiz है tarafta
ब्लैक के साथ आई थिंक Sveş yakaladı. Eren'in skor यूलेफ का एक प्लेयर नॉक फिनिश Yani हाउ nasıl ब्रो diyeyim? O zurnanın son deliği Evet. derler ya orada İyi Bekledi, gerçi yok ya. bekledi, Yani bekledi. Hiç beklemediği bir anda Ulf Esports oyuncu İda kaybıyla karşı sıkışınca karşıya. çünkü oraya kafa atacak. Başka çaresi yok. Yani ben binalara kafa atacağını zannetmiyorum. वालेकुम Puanı şu anda en अस्सलाम azından बॉयज bu çukurda idareten bahsettiğimiz gibi arabayı çekip Evet. आईडी geçebilir. ओके लेट्स सी Ama मुझे भी लग रहा है यार Çok आईडी büyük मैं bir चाहता हूँ avantajı आईडी var Black'le beraber şu Şu anda. an चैंपियन İda बने जब ये yanaşma चैंपियन बन bırakıyor. जाएगी मैं फिर बताऊंगा मैं क्यों İda चाहता oraya हूँ कि doğru वो yaklaştı आईडी ama चैंपियन yani बने bilmiyorum hani orada ne kadar durabilirler. Yine oyun sonu, yine tanıdık isimler İda ve Ulf Esports. Ya Yine İda oyun artık sonundalar. aldı götürüyor şu an İda öyle bu turnuvayı gözüküyor çok iyi Ulf'la açıldı beraber. ve hiçbir şekilde hata yapmıyorlar Yani Ulf İda ikilisi bugün Evet. sanırım gülen taraflardan iki tanesi gibi olacak. Yani gibi İda duruyor. turnuvayı komple çok iyi oynadı. Ulf da bugünkü ilk karşılaşmadaki galibiyetiyle beraber ilk 5 için यार ये namlarını रोड़ा belki de कि ilk beşe यार yazdırdılar. कह सकते हो Ve bu aldıkları puanlarla beraber या Endonezya için ECA bileti almak ECA üzereler diyebiliriz. हार्ड था Süreç ekranlarımızda. Ya पता Süreç नहीं çok वो önemli, ज्यादा ही çok फिर önemli. स्टिल Yani वो ama ज्यादा eğer एफर्ट्स करके Tornado आई हुई çift थी daha atarsa İda'yı devre dışı bırakır. Çünkü İda hamle yapmak zorunda kalan taraf olacağı için araçları yolda patlayabilir. Emiliano harekete başladı ama üzerine şu anda yağmur gibi mermi geliyor. Aman, Solus. Solus yakaladı. Skor garantisini Keç hızlıca alıyor नाइस वन noktada. यार Yo, Out of Emre zone? çaldı. Emre çaldı ve व्हाट puan द aldı. हेक ब्रो Manyak da Molodo'yu yakalıyor ve Kua Esports Bu Ulf'a nefes aldırır. Keç'in geçtiği Arkası bu boş. açı ओए arka boş alır. आईडी आउट ऑफ Bölge जोन हो dışarıda गई है kaldı. उन्होंने Ve şu जोन anda आना है dışarı dediğim alan geldi gene. Evet. Güneydoğu çifti gelir diye söylemiştim. İda dışarıda kaldı. Hamle yapmak zorunda olan taraf şu an İda tarafı. Evet. Sis yolu yapmaya çalışıyorlar. उन्होंने जोन आना क्या उन्हें जोन आने देगा Kişilik bir savunma gerçekleştirmek zorunda. वो Aslında टाइल फाड़ Flash दिया Bey'i उन्होंने şu anda ओए होए tekrardan बहुत ekranlarımızda. इंपॉर्टेंट फाइट है ये Lavuk वाली burada fightlamıştı. आईडीए वर्सेस Bakalım जो भी होगा ना İda dünün intikamını alabilecek mi? Svajin अरे arabasıyla उड़ी beraber दोनों gidiyordu ve तरफ अरे Keç. आईडीए का एक प्लेयर नॉक Kilidi हो गया açan isim oluyor. लेकिन आई Emre'yi थिंक वो yakalamayı रेप हो başardı जाएगा Keç. Yani araçları hiç uygun olmadığı için bunun sorununu yaşıyorlar. लेकिन Alan जोन çizgisine kadar geldiler ama bir ufak daha öne वॉइस क्या लगता है अभी भी आईडीए चिकन निकाल सकती है Spor Ulf'a yardım ediyor o noktada. Hepsi çatıya geçmek ब्लैक वाले üzere. सारे छतों पे चढ़े हुए हैं Şu an सारे İda छतों पे böyle चढ़े bir हुए हैं burnunu uzatsa hemen Black oyuncuları çatıdan oralara hemen रेप हो temas गया Evet, ediyorlar. senin de söylediğin gibi araçlar hiç uygun olmadığı için अगली रीच के बाद जाएंगे नेड ही नेड आना है Tütüyor. Öbürü büyük araçtı zaten. Kabak gibi gözükür onda büyük oyuncu. bir, çok derin bir smoke yolu lazım buraya kafa için. अरे नहीं यार ब्लैक Çok zor. Alana या इधर girmek नॉक için दो ब्लैक वाले को Canı कोई işi bir हेलो hayli नेड zor आ रहा है gözüküyor उन पे senin de söylediğin gibi. Black Esports'un da bir hayli puana ihtiyacı olduğunu tekrar बहुत मुश्किल है यार आईडी अगर यहाँ चिकन निकाल के ना फिर उनको चैंपियन रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता Bugün fena oyunlar geçirmiyorlar. अगर İlk यहाँ से karşılaşmayı da चिकन fena निकाल दिया puanla तो tamamlamamıştı Black. Bu karşılaşmadan da şimdilik पुश fena करने जा puan रहे almış हैं gibi durmuyor. Şu Yapay anda zeka yanılıyor. hamleyi Yapay yaptı. zeka Baba- yanılıyor. Bir de hamleyi yaptı. Geliyorlar şu anda. Rita अरे yerde ये kaldı. क्या कर रहे हैं कवर ही नहीं तुके दे रहा Oyuncuyu ön tarafa kavuşturmayı başardılar. Solusun Nice canı nade. eğer düşerse kilit açılır. Bu ne can Solus yakabilir. açıkta. Nice Can nade. yakabilir. Darky. अरे Solus yakaladı ama Scarface. 2v2 है 2v2 Efsane है bir bombayla हेलो iki पीछे kişi से ब्लैक आ yakalamaya गई है başarıyor. Rolex geldi. Törde Black hemen Esports'tan geldiler. buraya bir third party var. Bu şekilde oyunun sonunu getirmek istiyor Black Esports. Hiçbir şekilde skorları vermek istemiyorlar. Rolex nade'ini çekti, pişirdi. Bakalım burada Keç yerde. Darkin yakaladı Keç Keç'i. mi yakalanacak yoksa İda Esports oyuncuları daha mı erken Evet. bitecek? 1 vs 1 görüyoruz orada. Ulf'la İda arasında. Rolex çekti burada. S12K'sını bakalım. Scarface Arey, son kalan ya oyuncu bu. Scarface'miş onu Can düzeltiyorum. basmadı. Canını tazelemedi. Darkin'i gördü ama burada yatmaya karar verdi Scarface. Scar'ında da mermi yok bu arada. Onun farkında mı Scarface bilmiyorum ama Rolex'in nade'iyle ULF beraber गई Ulf oh भाई Esports burada साहब haritaya 3. olarak veda यानी ediyor ve 4 है 4 इसका vs 1. Darkin'in 1 vs Top 4 two तो atması चलो आया है। gerekiyor. İşi çok zor. Galibiyet sanırım Black Esports'un ellerinde yükselecek. Swash, Manyak pişirdi bombasını. ओहो नेड चेक कर Bu सोलो bomba can बंदे को कैसे yakabilir. नेड करवा Darkin रहे हैं gitmek üzere ve खत्म galibiyet burada Black Esports'un oluyor. Temiz oynadı. हाँ स्मोक के अंदर वो चलो जा रहा है ऐसे चाहिए था वहां कवर देता एक आधा नॉक कर देता बॉयज मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में Geldi. Oradan Evet, galibiyete ilk yürüdü. S2'cü geldi, Black 4 kişi geldi Evet. falan filan. Güzel bir karşılaşmaydı. Ben çok eğlendim vallahi. Evet, bayağı farklı maçlar oluyor son gün.
Yani analiz hazırmış. Evet, Ufaktan geçelim. gidelim. Maçı Tabii gidelim. değerlendirsinler. Değerlendirsinler. Söz analiz masasında. Buyurun efendim. Teşekkürler sunum masası. Ağzınıza sağlık. Eren geldi oyun sonunda. Rondo ile çok benzer bir senaryo vardı. Uf da oyun sonunda. İda da oyun sonunda ama galibiyeti alan taraf bu iki takımda değil. Black Esports oldu. Onları tebrik ediyoruz. Alt sıralarda bulunuyordu. Bu galibiyetle birlikte ne kadar yükselebildiler birazdan bakacağız Skat'ım. Yani çok geriden geldikleri için ilk 5 şanslarının ben hala zor olduğunu düşünüyorum. Yine dengeleri değiştiren, yine genel sıralamayı bulandıran bir Erangel haritası izlemiş olduk. Daha günü yarılamadan ikinci maçla ilgili neler düşünüyorsun Skat? Acayip yani gerçekten Black Esports şimdi dünün ortalarına doğru baktığımızda Black Esports'un bayağı aşağıda kaldığını S2G Sports'la beraber hatta bayağı aşağı düştükleri bir dönem vardı. Sonrasında yavaş yavaş gaza basmayı başardılar. Ya ben Rolex'e şuradan şunu söyleyeceğim. Birader Android miyiz be? Yani ilk karşılaşmada 3 vurdu. Bugün şimdi yani kaza yaptığı için bunu söylüyorum. Bugün zaten ilk maçta tamam takım olarak çok iyi bir sonuç alamasalar da biraz böyle skor tırtıklamaya başarmışlardı. Bakıyorsun günün ikinci karşılaşmasında galibiyet almaya başarıyorlar. Çok güzel bir konumda kendilerini soyutladılar. Bir noktadan sonra da gaza basıp net bir galibiyete gitmiş oldular. Yani Black Esports'a söyleyecek bir şey yok zaten. Güzel skorlu da bir galibiyet oldu onlar açısından. Onları işte senin dediğin gibi ne kadar yukarıya taşıyacak bunu göreceğiz. Genel sıralama o kadar maç içerisinde değişiyor ki. Ama hani burada değişmeyen tek bir şey var. İDA Esports ve Ulfi Esports'un sabit bir şekilde puan alması. Aynen İDA'yı öyle. yani canı gönülden tebrik ediyorum. Bu turnuvada optimal olarak hani genele baktığımızda, büyük tabloya baktığımızda en iyi performans sergileyen takım İDA Esports oldu kesinlikle. Onu bir kere kenara ayırıyorum. Çünkü sürekli her karşılaşmadan bir şekilde puan topluyorlar. Bu karşılaşmanın MVP'si de Jates olmuş. Onu da tebrik edelim. 5 skoru, 555 hasarı. Kritik bir onlarda Selibon savaşı verdi Mumya. Selibon tarafı için de bir düşüş söz Yaprak konusu. dökümü ya. Evet yani son günü geçtiğimizde Asgard için aynısını söyleyebilirim. Kara'nın yine çok fazla puan toplayamadığı bir karşılaşma oldu. Maç istatistiklerine bakalım. Yani ben artık her karşılaşmanın sonunda Skat'ım daha çok analiz değil maç sıralamasını, genel sıralamayı Tabii. merak ediyorum Artık yani. önemli nokta o hani ilk aşamalarda analizdir, maçtır vesaire konuşuyoruz ama Bu şimdi asıl konuşulacak aşamaların şey evet. yani artık puan durumunda ne değişti? Evet. Ne kadar gelebildiler, Çünkü ne kadar çıkabildiler? anlık olarak puanlar birbirine çok yakın. Anlık olarak bir skor birkaç basamak bile ekipleri yükseltebiliyor. Ve her geçen karşılaşma ekiplerin üzerindeki stresi arttırıyor arkadaşlar. Oyuncularımızın yaşları evet tecrübe olarak bu tarz turnuvaları çok fazla oynayan ekiplerimiz var. Ama her turnuvanın heyecanı kendi içerisinde ayrıdır. O yüzden genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin her karşılaşma geçtiği zaman büyük finale Endonezya'ya bir adım daha yaklaştıkları için üzerlerindeki stres de artıyor. Onlardan beklentisi olan insanlar var. Onlardan beklentisi olan taraftarları var. Evet. Ve onların aslında bu desteklerini karşılıksız bırakmamak adına çok ciddi emek veriyorlar. Umuyorum bütün takımlarımız emeklerinin karşılığını alabilir ama bu turnuvanın sonunda, bu akşamın sonunda sadece 5 takım gülecek. Maç sıralaması ekranlarda. Black Esports 17 puan aldı, 7 skor, 10 sıralama. Şimdi Kuan'ın aldığı puanlar ne kadar yeterli olacak artık orası biraz probleme doğru gidiyor. Mumya'nın konumu zaten problemliydi hani genel tabloya baktığımızda. Fest'in 8 puanı çok değerli. Evet. Yani yukarılarda kalabilmek için çok değerli. S2G Esports muhtemelen yerini korumaya devam edecek. Zaten onların altındaki rakipler de çok ciddi puanlar çekemediler. İşte Kara olsun, Asgard olsun, Selibon olsun gibi bu takımlar da çok puan alamadı. Ama Fest gide gide farkı açmaya devam ediyor üst sıralarda kalabilmek adına. İda ile zaten hani Ulf'a söyleyecek bir şey yok. Ulf zaten ilk karşılaşmada 26 puan aldı. Bu karşılaşmadan da 9 puan aldı. Hello boys. 5 puan. Geldi İki genel karşılaşmada sıralama. Ranking के साथ you left top ya baby. 124. Bir taraf RDA has 2 PS3, Can'da fast 5. has baremi 4 99 FUT, puan. Daha 100 olabilmiş değil. Ve 5 aralarındaki puan PS2G. farkı 25. Black Artık geldi. Ulfi S2G की Sports'un मारे हाथ लग buradan रहे हैं मुझे. düşmez gibi işte şimdi Black Esports geldi. 92 üzerlerindeki baremi belirleyen S2G Esports 99, Footy हाँ boys क्या 105. कहते हो? Yani Çok burada güzel bir geri dönüş. tek bir karşılaşmada hem Black Esports hem Kara Esports bir anda kendini içeride bulabilir. Evet aynen Ve öyle. tüm bunlar olurken hala işin içerisine dahil olamayan ve 80 puanı ulaşamamış bir Regnum Kara Esports var. İnanılmaz büyük bir
aslında facia onlar adına bu turnuva. Sonu ne olur bilmiyorum. Son karşılaşmaları kazanırlar, çıkarlar. Bizim için bir haber değeri taşımaz. Çünkü son 2 yıldır टीम çıkılabilecek FL bütün turnuvaları सी रीजन की टीम है ब्रो, bunun सी रीजन yorgunluğu की. dersin, o dersin, bu dersin, yeni transfer yapılmış falan. Yani ona bir şey diyemem. Çünkü gerçekten son dönemlerini en iyi geçiren takımlarımızdan bir tanesi Regnum Esports. Son 2 yılı özellikle işte dünya वैसे स्मैश रूल çıktılar, PMGO है कि नहीं? şampiyonu स्मैश रूल oldular, नहीं है EECA finaline gittiler falan. Ki यार, एक geçen सेकंड sene मोटर वर्क çok गई, मैं हार रहा yoruldular. हूँ. Onlara bir şey demiyorum bu konuda. Daha sonra bu konuları tartışabiliriz ama şu anda oynadıkları oyun, yani bilmiyorum, hiçbir hareketinden verim alamayan bir Regnum Esports var. Bunun daha detaylı analizini belki de programlarda yapmak gerekir. Evet, yani şu an için e, genel sıralamamız bu şekildeydi. En iyi 4 keskin nişancı görselimiz var. Striker 428 metreden bir rakibini avlamış. Tabii o biraz farkı açmış. Diğer oyuncular 404, 403 ve 401 şeklinde ilerliyor. Striker, Emre, यार, Svejin तुर्की ve रीजन की Smov. टीम से Milan'ın zaten का iki लोगो कितने yıldızı अच्छे होते हैं. Emre ve Svejin iyi performans ये sergilemeye तो है. devam ediyorlar. Ve bir sonraki görselimiz en iyi anlar. Maç içerisindeki, herhangi içerisindeki yine en iyi यार मैं चेंज ओवर pozisyonlar. करके आता Bahsettiğim हूँ. Selibon Mumya yakınlaşmasını burada bir kez daha görmüş olduk. Sevgili Scott, Black Esports'un da artık yarışın içerisine dahil olduğunu görüyoruz. Evet. Onların da artık biraz daha rüzgarı arkasına alan taraf olduğunu göreceğiz. Önümüzde 4 tane daha karşılaşma var bu arada. Evet, Regnum Karya biraz daha geride gibi gözükse de görüyoruz ki hem bunu karada gördük ilk maç, hem de ikinci maçta Black'te gördük. Alacakları bir galibiyet veya galibiyet puanı onları da ilk वैसे 5'in भाई लाइट içerisine गई है yaklaştıracak ama यार ब्रो, ilk मेरे 5 पास içerisinde सोलर bulunduğu लगा हुआ है, gruplarda kalan takımlardan तो आई tek हैव नो oyuncu olarak टेंशन F8 ऑफ puan aldı. लाइट्स. S2G. Onlar için de çok iyi bir gün geçmiyor gibi şu ana kadar. Evet, evet. Onların da eğer ilk 5 içerisinde kalmak istiyorlarsa iyi bir veyahut da 2 oyuna ihtiyaçları olacak. Şimdi Sencer'im, olay biraz da aslında ivmeye döndü. Yani şimdi mesela dinamizm ve ivmeden konuşacak olursak şu anda bu turnuvada stabil olarak oynayan, hatta bir de yarım fut vardı. Onların son karşılaşmaları çok kötü gerçekten. Evet. Onları ayırıyorum. Bir IDA Esports var. Hani sürekli oyun sonuna İlk kalan. maçtan son maça kadar. Yani IDA Esports ilk günden itibaren हेलो ब्रो, वेलकम टू द karşılaşmaya gelene kadar स्ट्रीम. stabil bir şekilde puan çeken iyi bir IDA Esports. कैसे हो? Onları bir kenara ayırıyorum. Ulfi ठीक Sports हो için ना? işler yolunda gitmiyordu. Bir anda ivmelendiler, çıktılar. Black Esports için işleri iyi gitmiyordu, ivmelendi, yukarıya çıktı. Fest bu galibiyetlerden önce çok alt sıralarda kalmışlardı. Bir galibiyet aldı, şöyle bir ilk ayağını attı baremin içerisine. Dün son karşılaşmada bir galibiyet daha aldı. Artık 2 ayağı birden baremin içerisinde kaldı. Yani artık bu noktadan sonra şeye bakacağız. Kimde moraller yerinde, kimlerde işler yolunda gidiyor ve bu ivmeyi kimler kullanabiliyor? Bu saatten sonra o stabillikten vesaire bahsetmeyeceğiz. İyi bir maç mı geçirdiler? Mesela Regnum Karya'dan sürekli örnek veriyoruz. Mesela önümüzdeki 3. karşılaşmada ve 4. karşılaşmada, yani bir Erangel takımı olduğunu biliyoruz bu takımın. Diyelim ki gittiler bir galibiyet aldılar. İyi de skorlu bir galibiyet. O saatten sonra Regnum Karya Esports için geçmişi konuşmayacağız. Stabilite problemlerini konuşmayacağız. Evet. Diyeceğiz ki Regnum Karya Esports bu galibiyetten sonra bu ivmeyi tekrardan avantajı çevirebilecek mi? भाई स्ट्रीम को लाइक कर दें जो भी न्यू आ रहे हैं, प्लीज लाइक कर दें प्लीज. It's a humble request from my side to your side. Black Esports çok genç bir kadroya sahip, dinamik bir kadroya sahip. Bu tarz kadrolar biraz hani छोटू के मैच या छोटू के मैच हो रहे हैं, हो रहे हैं. Black Esports izleyebiliriz çünkü छोटू के मैच चल रहे हैं. पता हम ये यूरोप देख लेते हैं. But they're getting a nice वेस्टर्न यूरोप देख लेते हैं जब तक But you're तुर्की right, नहीं it लगता. takes one big game from Boars, and Hatyara crew haven't been on top form today. Yeah, it's opportunities being given to the rest of the lobby, right? Because that was something that we talked about quite early on, is the fact that Hatyara crew and the Boars as well doing so well is such a massive point sponge. It's really stymied other teams' ability to jump up on those tables. But now with their downturn in performance, specifically for Hatyara crew, those opportunities are more frequent. They are closer together. Hard East Circle does keep a little bit of Sosnovka in. Unlikely to finish there, but it's not out of the question. We know what these circles are like. But we're going to be heading out to the east side. Now for Boars, I think this is probably quite a difficult setup for them. Depending on how many teams move east early. छोटू की टीम लीग स्टेज में नॉन सीरियस खेल रही हैं. वैसे अच्छा खेलती है लेकिन लीग स्टेज में सीरियस नहीं हुए वो. Oh, that's not too bad, right? They get themselves over towards the
There's boats there on Nova Apnoia. They can drive out from there quite easily and just swing themselves round towards Milta Power. Even Lipovka, if they wanted to, they know that most teams won't have dropped towards Lipovka. That should be यहाँ से top 2 टीमों ने जाना है आगे. So I think there's a lot of options here for Boz going forward. This does cut down the amount of space that is playable already. Huge amount of water in this one, which seems to be a reoccurring theme for a lot of our Erangles so far as we head in towards the third match of the day. Yeah, it is pretty nasty stuff for so many of these circles. And so much of this time spent playing in these lobbies. The Boars are going to go very, very quickly out to the east side. They're not going to waste any time in Novo. They're going to get across early. Milta occupied by the Golden Guardians, so could maybe find a pretty tournament-defining fight in that area with a 41-point difference between the two of them. The Golden Guardians would love the Boars to go down early again. Yeah, being able to catch up to them would be fantastic news. But like I said, the Boars, they get themselves quickly over towards Mini Milta Power. Completely fine place to be. Team Demon fighting early. It kind of goes hand in hand with this squad. They do love to get stuck into it. यहाँ तो clear board और SC qualifier. Yes, bro. One of their players, currently the lowest performing team, but not by a country mile. Honestly, they are tied up with Epsilon Axe, and I have seen tournaments. I'll be honest, I have seen tournaments where teams do end their third day on like 17 points. So I actually think, although the skill gap is extremely wide between the top side of the lobby and the middle side of the lobby. कहाँ गायब होगी VC जीतने के बाद? YG C region में bro, आप C region नहीं देखते मुझे लगता है. जो YG Flash वगैरह C region देखा करो ना, वहाँ खेल रही होती हैं. करेंगे उसकी भी watch party इंशाल्लाह. I think you do have to consider when looking at these points specifically right now that SWAT and Far Voice Gaming both just had big games in terms of points earnings as well, and they are very much within that bracket. They were lower, they were playing that backstop, so it has sort of bunched up a little bit more around the bottom. But I think your overarching point is correct. It's nice to see that there isn't too much of a differential, although at the moment it does seem so. In this fight, Rain are having a very, very tough time trying to take down Demons, and Mihai has a player rolling him over these hillsides as well on the north side of Sosnovka. Actually, bro, जो मैंने मार से on the yes, south of Sosnovka, so वो C region की है. In the meantime, Golden Guardians with a fight. Okay, could be a little bit more exciting in terms of the unfolding of this one. 1 point already earned, and now 17-15 looking to try and shut them down in Milta on an early rotate out towards the east. 17-15, I don't think they're looking to stay though, because they've sent a scout all the way out to the east and getting in and amongst the Boars. A very disparate approach here from 17-15, and it looks like that's going to come crashing down around their ears. Not too sure on the decision making there for 17-15. I think they usually play over towards this location of the map, right? So for Golden Guardians to be here, it's a bit of a shock to them, but I don't think it should be that surprising considering this circle. A lot of teams who dropped out earlier saw this circle head over towards this way, probably want to confirm onto better positions. If you're 17-15, you can't just wildly approach over towards Milta without properly scouting it. So I think for them, it's a bit of a thrown away game here, honestly. A bit sad to see. I think I was most surprised that Xenos didn't go down versus the Boars when he, like you said, he just relaxing stroll through the entirety of the squad. He's now up in Lipovka as well, which is kind of odd for 17-15. By 40 गोंडा लेट स्टेज खेलेगी, काउंटर स्टेज खेलेगी PMGC का. ब्रो अब जब PMGC आएगा तब पूछना ब्रो. मैं सी देखता हूँ लेकिन वाईजी को कभी नोटिस नहीं किया. Given the playable terrain, places like Heaven Compound, for instance, going to be a really important linchpin rotation. YG ना PMGO C के फाइनल्स खेल रही. मैंने आप इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था. साइलेंस की कौन सी टीम है? REG है, लेकिन वो ये हमने VU लगाया हुआ है. चलो शुरू हो गया है. तुर्की शुरू हो गया. Let's go IDA Esports. Güzel bir şekilde temsil edip bu kadar güzel oyunlar oynaması gerçekten helal olsun ve ilk alan geldi. Yasnaya Tarla merkezi bir alan söz konusu. Bakalım yani. Comeback gelir mi Regnum Karya'dan bu alanla beraber? Regnum Karya bu alanı sever.
Vallahi Regnum bilmiyorum. Karya bu alanı Ya sever. bu çemberlerde çok absürt alanlar gördük. Yani hatırla mesela dünkü maçlarda önce bir çekti Kameşki-Lipovka arasına bir çember attı bu çember geldiğinde. Tam böyle değildi ama buna yakın bir çemberdi. Sonra gitti Mansiyon'a çekti bir şeyler yaptı. Tuhaf bir oyun alanları gelmeye devam ediyor. Az önceki maçta aslında çok değişik bir oyun alanı vardı açıkçası. Özellikle 2 tane Güneydoğular EEC çifti कौन सी takım क्वालिफाई हुई oraya हैं ब्रो? मैंने oynadığı alan मेरा içerisinde इंस्टाग्राम ओपन करो, birazcık yani टाइसन स्पोर्ट्स वाले işin इंस्टाग्राम पे जाओ, içerisinde kalamayan वहाँ takımları पे क्लिक करो, Şans मेरे bırakmıyor. प्रोफाइल पे आओ, şans Ama bırakmadı. ये Regnum मैंने Karya'nın पोस्ट tek की हुई iyi है yanı कि söyleyeyim कौन mi? कौन सी टीमें Eğer क्वालिफाई हुई Regnum हैं, तो hareket काइंडली आप etseydi, वहाँ जाके देख सकते हो oyun और साथ में sonunda मुझे direkt फॉलो भी कर देना, yani Regnum Karya Onlar nerede? प्लीज şey फॉलो कर Nereden देना. tarafında rotasyon attılar? yani şey tarafındaydılar. हाँ यार, Rozoktepe'nin oralarda mıydı? O tarafa yakındılar abi. Ya yok Rozoktepe denmez de Estücü'nün en son kafa attığı yer var ya oraya yakındılar. Yani oraya hamle yapsalardı çok daha rahat edebilirlerdi. Yani onlar çok daha İşte derin bir yani rotasyon attılar. tahmin etmesi de gerçekten Çok evet, güç. hiç kolay değil. Bu, Yani az önceki yani maç Ruiz ortadaydı bu arada. Butyart alanın en ortasıydı. az önceki maç mesela Karayespor batıdan bir rotasyon attı. Hı hı. O Patates Dağı'na doğru hani çıkmadan o Poçinki'nin hemen oradan devam etti. O Bilekespor'un geldiği evlere baktı. Muhtemelen boş olduğunu gördü. Hı hı. Yani oradan geçerken oranın boş olduğunu görmemesi şey olur yani zor bir durum. Doğru. Muhtemelen gördü. Bence alanı beğenmedi. Yani oraya atmaz diye düşündüler. Evet, bu वालेकुम arada अस्सलाम, doğru वेलकम टू şöyle द attılar. स्ट्रीम. Regnum Karya direkt Estücü'nün Blaine galibiyet aldığı kampanttaymış. Oradan çıkmışlar. Evet oradan çıkıyorlar ve Butyar'da kafa atıyorlar. Yani Orada çok kalsalardı büyük ihtimal winleyecekti. %80 windi yani. Belki de Estücü kafa attığında vurabilirdi. Ya da Black Stuji 2 vurabilirdi. kişi geldi. 3 geldi. 3 mü Evet geldi? 3 geldi. Sol kay kaybından sonra gelmişlerdi. Kamikaze Black kafasında gitmişti. Ya hocam işte bazen İşte- nasip kısmet. Bak şimdi oraya Regnum Kare tutarken oraya atmayacağını düşünüp orayı terk ediyor. Ondan sonra Ama şu büyüklükteki bir alanda orayı terk etmek de sence çok mantıklı mı abi? Hani şu an alanı ben gösteriyorum sana. çıkmaya Sen cesaret edemezdim. hareket çünkü alanda çok büyük ve çok dolu bir alan yani. Aslında- Giderken de adam kaybetme ihtimalleri çok yüksekti. Çünkü rotasyonu atacak yer yok. Ya Regnum Karya puan kayıplarından Evet. dolayı biraz yani Şimdi sıkıntılı hamleler yapmak zorunda kalıyor. Risk alıyorlar. Bu risklerin ekmeğini yemek isterken tam tersi ekmeksiz kalıyorlar tabiri uygunsa. aslında evet yani dediğim nokta eğer seyirciler de Legend bu arada çok uzak bir mesafeden Yekta'yı düşürdü. Yani seyircilerimiz de yayını geriye alıp o alanın attığı yere bakarsa Regnum Karya o yolda 2 kayıp vermeden evvel durduğu nokta Bilekespor'un galibiyet aldığı nokta. Ama yeri beğenmiyorlar. Hani cesaret edemiyorlar orada kalmaya. Evet. Çok riskli bir hamleye kalkışıyorlar. Hani maçı kazanırız deyip su şehrine geçmeye kalkıyorlar. Evet. Böyle bir durum var. Karayespor oradan geçerken görüyor muhtemelen yeri beğenmiyor. Diyor ki नहीं नहीं मेरी muhtemelen, शादी नहीं हुई ब्रो. ek binanın olduğu school Ya da yani tarafındaki oranın ek boş binanın kalma oradan- ihtimalini çok değerlendirmiyorlar. Tabii ek binanın oradan geçecek. Önünde bir tane yamaç var Rozoktepe'nin aşağısında kalan. O yamacı kullanıp oyun sonunu düşünüyor. Evet. Aslında yaptığı hamle mantıksız değil. Mantıksız değil. Zaten şöyle bir şey. Ben haritadan takip ediyordum. Kara Esports o rotasyonu atarken यार रैंगम को तो एक नहीं दो तीन चिकन चाहिए O ब्रो. sesi ev grubundan hangardan almış olabilirler. Hangar doluysa da एक Sıkışacak, चिकन से sıkışacak बात नहीं sıkışacaklar, o करनी. yüzden gitmek istemiyor da olabilirler. Çünkü Ulf Esports hangara çok yakın. Ya işte Yani hani ses oradan çok yakın gibi geliyor. ufak Anladın mı? şeyler, bütün ufak detaylar. detay yani çok ufak detaylar bütün oyunun kaderini senin bu yılki E-spor kariyerini yani. e-spor kariyerini, para kazancını, ne bileyim sosyal medyadaki aslında o görünürlüğünü Hı hı. çünkü oyuncularımızın çoğu artık ünleniyor, hayran kitlesine sahip oluyor. Tabii. Yani illa e-sporları devam edecek diye bir şey yok. İçerik üretenler Sulis başta जो जो भी स्ट्रीम पे न्यू आए ना स्ट्रीम को प्लीज लाइक कर दें. mesela sürekli yayınlar açılan bir sürü oyuncularımız var. İşte Catch'tir, Sylas'tır, bir sürü oyuncular yayın açıyor, Solkay'dır. Onlar için mesela hani o kitlelerinin görünmemesine sebep olacak. Yani bunlar Evet işte yani onlar için ya kader üzücü nasip olacak kısmet her diyorsun anlamda. ya işte tam olarak bu Ya işte. evet yani ki bildiğimiz Regnum Karya belki de ikinci alanda oradan çıkmazdı. Çıkmazdı belki de. Evet yani tabii ki de alan ortalamayı sevdiğini biliyoruz Regnum Karya'nın. Bu kesin aşikar. İzleyicilerimiz de biliyor ama bu alanda Regnum Karya her zaman o hamleyi yapmaz yani. Ya onların işte biraz şey durumu, puan tablosundaki durumu
onları paniğe sokuyor. Evet, çok da uzak değiller. Ve- Bir galibiyet alırlarsa şu an Evet. direkt yarışın içerisinde. Net karar alamıyorlar. Yani karar alırken nasıl diyeyim? Bunu मुश्किल yapmamız नहीं, बहुत lazım मुश्किल है deyip bro. o psikolojiye girip o kararı Evet. Bro alıyorlar. मैचेस ही कम बहुत रह गए हैं. Çok takım da bu riski almaz. Bu noktadayken risk almaz yani. Ama Regnum Karya'da tecrübesinin aslında bazen de dezavantajını yaşayabiliyorsun ya. Bu Şu an aslında o. evet biraz onu yaşıyor şu anda Regnum Karya bence. Yani dışarıdan gördüğümüz bu. Bilemiyoruz tabii ki de iç tarafı. Şu an bakalım yani Regnum Karya'nın 20 puan var. uzaklığı var. Pusu var abi burada. Pusu var ama çok başarılı olamadı gibi Evet, gözüküyor. Nocha çok erken sıktı. Asgard oyuncuları şu anda Nocha'nın farkında ve onlar bir ev grubunda soluklanmak isteyecekler. यार देखो ना 79 है. एक निकल आएगा 20-25 का, चलो 80 है ना, 105 हो जाएंगे. हाँ ये तो बात है. आपकी बात में दम तो है ब्रो, दम तो है आपकी बात में. Oo, Düşürme Simple gelir düştü. mi? Gumball. Simple'ı yakalamayı başardı. Oynuyorlar mı? Yok. Galiba oynayacaklar mı? Hayır. Evet oynayacaklar. Oynayacaklar. Açı mı değiştiriyorlar? Anlamadım. Enteresan. Gumball geliyor. Takım Şu an- arkadaşları gidiyor. Pek karar veremediler gibi. Yani bir nak daha çıkarsa eğer bu sefer oynanır. Evet. İyicene artık pozisyona Çok girdi. yavaş Çok kalındı bu kafa için. tehlikeli bir hareket. Evet bu kafa için çok yavaş kalındı. Simple'da kaldırıldı. Hatta canını bile yeniledi Simple. Bakalım X-Viper ile Asgard'ın savaşını izleyeceğiz gaz içerisinde. Yani çok zor bir pozisyon iki taraf içinde. Gumball hiç çekinmedi. Gumball. Akron'u yakaladı ve skor garantisini hızlıca aldı. उन्होंने में से एक चैनल पर क्या नहीं, नहीं पता ब्रो. Cyber'la Asgard oyuncuları birbirine Ben çok pek yakın yorucu tuttu. değil orada. Asgard'da bu arada çok büyük bir çelme oldu. Çok. Alanda gelmek üzere alanı Alana bakar mısın? yani Alana bakar mısın? Bilek şu anda turnayı gözünden vurdu derler yani. Öyle bir Alanda durum çok oldu. az takım var. Alanda çok az takım var. Enteresan bir alan geldi. Bütün takımlar şu anda rotasyonlarını hızlıca gerçekleştiriyorlar. Black Esports'un haritanın en ortasında olduğunu belirtelim. Regnum Karya'da da bir kişi yerde. Onlar hızlı rotasyon atmaya kalkışırken bir kayıp tekrardan yaşıyorlar. Şu anda Regnum Karya Wild'ı kaybetti. Regnum Karya'da bir kabus var. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi olan Regnum Karya'da şu anda kabus devam ediyor. Yani işleri de मुझे लगा ये kolay एसओजी değil. चौक Şu anda करेगी. aslında या alanı लग तो güzel मुझे भी bir रहा है. şekilde ilerlemeye çalışıyorlar ama लग मुझे भी रहा है. Road Salvation बैड tarafı फीलिंग तो आ buraya रही है yakın ब्रो, सीधी geçiyor. बात है. Sylas Sylas tek. rakibini kovdu o bölgeden. Ama tek biliyorlar şu anda. Belki de bir kafa gelebilir Yok burada. şu an iki kişi daha geldi. Loxi ile Marso da geldi Evet. o bölgeye. Geldi. Eve kapandılar şu anda. Alanın merkezine çok yakın. Benzinlik hatta alan merkezi diyebilirim. Sylas o benzinliğe geçti şu anda. Tam alanı ortaladılar. Oo, Bilek neden benzinliği almadı acaba? Enteresan. Onlar Grandma'yı tercih etmişler. Benzinin hemen altındaki ev grubunu. Ben olsam ben de Grandma'da dururum ya. Split atmaz mısın Atmam. benzinlikle? Enteresan. Atmam. Enteresan bir Buraya tercih direkt Yargıç Tony'den. kapanırdım. Yargıç Tony'den enteresan bir tercih. Split bozar hocam. Şu an zurnanın zırt deliğindeyiz. Bence buranın split'i Split bozar hocam. benzinlik artı Marso'nun pozisyonudur. Ben öyle Katılırım. düşünüyorum. Katılırım ama şu an katılmam. Gumball bu arada Yemez. skorlarına devam ediyor. Asgard'ın da 2 oyuncuya kadar düştüğünü belirtebiliriz şu anda. Oo, Simple, yandı. yanıyorlar, Aa, yandı, yanıyorlar, yanıyorlar. Bir de yüksekten atladı. Düşmedi. Yeterli değil. Çok az yandı orada. Düşürmeye yeterli olmadı Molotov. Marso, bu arada buraya bir kafa var. Nice on. Marso Birinciyi ilk buldu. düşürmeyi Lady aldı. ya. İkiyi de alıyor Oho ho Marso. ho. Bakalım Marso'dan burada bir 1vs3 izleyeceğiz mi? Hartman çıktı Ya. Hartman'dan. Enteresan bir vuruş. Silas'ı da yakalamıştı Hartman. Marso'yu da yakalıyor ve Regnum Regnum Karya bir Karya kişi. sadece bir oyuncu Loxi. Scarface aldı skor garantisini. Lazy de bu arada yerde kaldı bu noktada. Simple skorları toplamaya çalışıyor. Canlar çok az ama clutch çıktı orada, son noktayı koydu. Ve Asgard da 2 puanla ayrıldı bu maçtan. Çok kritik döneme. क्या करे यार Erken बंदा, अब क्या kayıplar, करे. Çok sıkıntılı anlar. Regnum Enteresan Karya'da da bir çelmeler. oyuncu Loxi kaldı. Enteresan çelmeler, enteresan ciddi. çelmeler takılmaya devam ediyor. Regnum Karya bir oyuncu 3 skorla yoluna devam ediyor. Ya aslında Road Salvation fight'ını çok iyi üstlenen bir Marso vardı. Ama Hartman orada bütün fight'ın seyrini değiştirdi. 2'ne kaldı. Ve Loxi gelip takım arkadaşlarının trade'ini almasına rağmen takım arkadaşlarını kaldıramadı. Ve tek başına 3 skorla bakalım takımına daha
ne kadar katkı sağlayabilecek? Alanda kapanıyor. Alanı eğer orada tutmazsa Loxi'nin şansı kalmaz. Alan orada kaldı. Alana bak. Şu anda Ulf alanın en iyi noktalarından bir tanesinde. Ulf'a bakar mısın? Yani Ya Ulf'u Split'le var ya. Kara da çok iyi yerde. Hiçbir şey yapamaz ya. Hiçbir şey yapamaz kimse Split'i Ulf'a. birleştirecek 3 katlı binanın olduğu yerde. Acayip geniş bir alan. Acayip Yani şu geniş an bir alan. Ulf bu maçla bence ilk 5'i garantileyecek. Olabilir. Regnum Kare için de üzücü haber. Regnum Kare buraları lootluyor. Normalde Evet. de buraları çok tercih ediyorlar. Hatta şu an Ulf'un aldığı yer için Regnum Kare ile Ulf arasında genelde bir fight görüyoruz haritada. Bu sefer Ulf oyuncu kaybetti diye, pardon düzeltiyorum, Regnum Kare oyuncu kaybetti diye buraya geçemedi. Ve çıkış karşılaşmalarını böylece ellerinin tersiyle itmiş oldular diyebiliriz. Sarp'ın skoru alındı bu arada Mumya tarafında. Swain'in atışları var şu anda Mumya oyuncularına doğru. Swain Rookie'yi son Çok anda iyi o da düşürdü. bence düşürdüğüne inanmadı. Son saniye. İnanmadı o yüzden kalktı bir Evet. baktı düştü mü diye. Çok iyi düşürdü ama trade'ler var burada. Kane Twist'i yakalamayı başardı. Mumya 2 oyuncu. Foot şu anda 3 oyuncu. Swain bakalım kaldırılabilecek mi? Demeye kalmadan Swain'in garantisi geliyor. Ve Foot Esports için de sıkıntılar devam ediyor. Skor garantisini de aldı. Ulf 2 skora çıktı bir yandan. Loxi de burada tek başına durmaya devam ediyor. Freedom o bölgeye geldi. Selibon tarafı da oraya yavaş yavaş yaklaştı. Yarex gitti. Görmediğimiz Yarex tarafta gitti. bir Yarex gitti. Yani şu an bakalım nasıl olacak durumlar. Kuzeylerde bir hayli boşluk var. K2K oyuncuları oraya doğru yaklaşmaya çalışıyor. 2 kişiler. Güneyde ciddi bir yoğunluk var. Estuji şu anda Rozok'un doğusunda Mini Rozok tarafında. Kara Espor split halinde. Güzel split. Hem Rozok içinde 2 oyuncuları var. 2 oyuncuyu da karşıya geçirmişler. Karan'ın split'i çok güzel Evet, şu anda. etrafı görebilecek iyi noktalara açılınmış. İda Batı'yı tamamen kontrol altına aldı. Garaj evin इधर भी मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है वैसे अब जहाँ हवा चलना शुरू हुई है diye soracak olursan net bir biçimde Ulf diyebilirim. Yani aşağılarda bir hayli yaprak dökümü yaşamışken Roa Salvation, BRX, X-Viper, Asgard bu takımlar büyük sıkıntılar yaşamışken bazıları haritadan da ayrıldı. Üst sıralar için çok büyük fırsat. Özellikle Ulf, İda, Sana S2G, Black ve Kara için çok inanılmaz büyük Sana bir fırsatlar tahmin var. yapayım mı? Buyurun efendim. CEO merkezli alan gelmesini bekliyorum. Aşağıya. Oyunun aşağıya doğru nehri içerisinden çıkartmaz Arkadaşlar, diye Gökhan beklentim abiden, var. Gökhan oyun abiden iki yerde enteresan bir bitiyor. tercih. Bu oyun bir benim dediğim yerde bitiyor. Bir de diğer olasılık Ulf. Ulf'un keçin üstündeki o açıklık tarlada bitiyor. Yani ben başka yer hatırlamıyorum. Yani eğer başka bir çember gelirse bu oyun alanı çok ekstra bir oyun alanına dönüşür. Bakalım. Şimdi ekranlara gelince 10 göreceğiz. saniye kaldı. 10 saniye sonra yeni güvenli alan bizlerle beraber olacak. Yani ya güneydoğu bekliyorum ya kuzeybatı bekliyorum şu an çembere. Hadi bakalım nasıl gelecek. Bizler de göreceğiz. Bak. Gördün mü? CEO Evet. merkezli. Ver hocam alanı gene. Ver hocam alanı Mantar gene. ortaladı. Direkt alan Bak mantar CEO ortaladı. merkezli. Bu oyun alanı 2 tane bitiriyor. Ya keçin Mumya Jets'le keç arasında सेंटर में 2 बैठा हुआ है bitiriyor, लोक्सिस लेकिन ya da सोलो है Sion'un मसला oraya ये है çekiyor. Sion'un oraya çekme ihtimalini daha yüksek görüyordum. O yüzden önce orayı söyledim. Şu anda kara ekibi Split'i muhtemelen birleştirecek köprüden geçip Rozok'tan. Sveş bu arada Paul'u yakalamayı başardı. Skor garantisini bakalım alabilecek mi? Tornado düştü. Kırılma anı dediğimiz durum şu anda Festi Spor ve Koa'nın üzerinde. İkisi de birden gitti. Hatta Regnum Kare gitmiş pardon. Evet. Koa hala yaşıyor. Loxi oradan Fest gitti. çıkmak zorundaydı. Fest puansız gitti. Fes puan alamadı bu karşılaşmadan. Enteresan. Enteresan. Bakalım koltuklarını birine bırakacaklar mı? 113 puanla bu haritadan puan alamadan elendiler diyebiliriz. S2G Esports'ta ilk nakını K2K'den almayı başardı. Onlar köprüye doğru bir baskı kurma içerisindeler mini haritadan gördüğümüz kadarıyla. Yani oyun sonu için S2G iddialı olacak bence. Çünkü köprünün hakimiyetini ele geçirdikten sonra o köprünün kuzeyde kalan lovu var. O lovu bayağı etkili bir bölgede kalıyor. Şimdi Lost'a döndük. Orada K2K Lost'tan bir oyuncuları... fizik dersi mi? Çok yakındı. Yok, öyle bir fizik olmaz hocam. Çok Denedi tehlikeli yaptı aman kendini. aman Lost'tan enteresan bir hamle ve burada Çok riskli. K2K oyuncularını yakalıyor Lost. Yani çok riskli. Onlar da bu riski alacağını beklemediği için şok oldular. O yüzden vuramadılar. Evet. Yani normalde मैच Lost'un 41 orada चाहिए ölmesi यार lazımdı. नहीं ना Enteresan सिद्धार्थ bir अब तो andı. कुछ नहीं Lost'tan होना çok बहुत özgüvenli bir hamle ve bu özgüvenin ekmeğini yiyor. आगे क्या लगता है दूसरी जो टीमें ऊपर बैठी हैं वो K2K'yi de Bak, köprü मौका altından देंगी S2G haritaya taraftarı şu iki Aa, skoru unutmasın. Bu iki skor yani o bence
Yani bilinçli de yapmadı gibime geliyor. Abi o neydi ama çok bilinçliydi bu arada. Frozen'dan çok güzel bir atış. Burada Sollus yakalamayı başarıyor Frozen. Abi Bakalım. o neydi ama fizikti, ölçüp biçildi yani o aşağıdan yukarıya sektirme. Ama bence düşmesi düşmesi tabii. Tabii, biraz tabii o kesin. bence bilinçli olmadı o. Düştü abi orada. Düştü, ayağa kaydı. zorunda kaldı. Ayağa kaymışken hazır ayağım kaymış. Burada skor da varmış dedi ve Lost orada skorları aldı. Frozen'u görüyoruz. Foot Esports'ta hard shift'i değerlendiriyor biraz Edge'den. Yani Edge'den köprüye kadar gidebilirler. Ama bilmedikleri bir haber var. Rozok'ta Kara Esports'un 2 oyuncusu var. Eğer orada açıkta kalırlarsa Zwolf bu arada çok olabilirler. felaket bir yere durdu. Direkt İda'yı görüyor. Öyle bir yere durdu ki. oyuncuları çok açık. İda oyuncuları çok açık ama Zwolf da çok açıktan sıkıyor. Arabanın burnunu hafif çekmesi lazımdı. O son anda uyandı, arabayı geri aldı hemen. Şimdi yavaş yavaş Foot Esport köprünün önüne kadar gidecekler. Çok sıkıntılı Frozen bir bölgeye gördü o geçiyorlar. bölgeyi. Çok sıkıntılı bir bölgeye geçiyorlar. Yani burada Kara Esports'un atışlarına maruz kalabilirler. Hiç kolay değil işleri. Köprü altına girmek zorunda kalacaklar belki de. Yani şimdi şöyle bir şey düşüncem var benim. Ben Kara'nın split'i neden birleştirmediğini anlamadım. Şimdi araya 4 kişi girdi. Ama işte o 4 kişiyi vurabilmek için belki de birleştirmediler. Mantarda sıkışmaları çok problem olabilirdi ya. Bir mantarda 4 kişi bulunmak ister misin abi? Yani şu an evet. Smash rule नहीं है Şu bro. an evet. Diyorsun. Yani Scarface Emre'nin yanına attığı bomba tam isabet. Solkay. Şimdi Bilgisiyle karşıya beraber. geçiyor Estuci yavaş yavaş. Evet, Estuci oyuncuları karşıya geçiyor. Emre yerde İda'dan. Ulf Esports burada İda'ya doğru baskısını arttırmaya devam ediyor. Çok Bakalım hızlı onlar geldiler. da alanın bir hayli içinde kaldılar. Catch bu arada. Rita'nın garantisini çekti. CEO uzaklardan Solus'u yakalamayı başardı. Scarface. Canı bir hayli az Scarface'in, bakalım işi bir hayli ओए zor. बहुत इम्पोर्टेंट Scarface'den güzel atışlar ama Arabaya bak. Eren. और DOJ rakibisiyle ULF की beraber आपस में फाइट हो गई İda'nın ओए son ओए kalan ओए oyuncusunu ओए ezmeyi ओए başarıyor. İda Esports bu haritadan 2 puanla ये ayrılıyor. क्या कर दिया İda, Fest, bu जालिम iki ekip de bu haritayı neredeyse boş geçti. Karada da kayıplar var. Kara şu anda split'i birleştirmeye kalkarken yolda dökülmeler oldu. Şu anda CEO yerde. Sanırım Pozer'ı kaybettiler çok emin olmamakla beraber. Göremedim. Tam ben de göremedim. Real Beni- gitmiş. Real gitmiş. Yeni transfer Ya Real'ı बहुत kaybetmiş şu मिट्टी anda. आ रही है Hocam niye dururum mantarda Ama abi, dediğimin yani- sebebi bu. Mantara 4 kişi sıkışmak bana çok mantıklı gelmiyor ama hala. Orada futa baskıyı daha önce yapmak daha mantıklı geliyor ama tabii ki de bu bir tercihtir. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Levis ekranlarımızda İşte birleşemediler ama. evet yapamadılar. İstediklerini bir türlü gerçekleştiremediler şu anda. Hamsici görmediğimiz tarafta Kılıcı yakalamayı başarmış. Estuci de Doğu'nun şu anda tek hakimi olmak için X-Viper'la bir savaş içerisinde. Hamsici Bitirdiler. Gumball'ı da yakalıyor ve sanırım X-Viper haritadan elenen bir diğer isim oluyor ve son 7 takım. 4 kişilik bir Estuci, 4 kişilik bir Black, 3 Kara, 3 Selibon, 3 Koa ve 3 Ulf Esports oyun sonuna gidiyoruz. Şimdi Estuji'nin işi biraz zorlaştı. Patikayı, özellikle şu görünen patikayı alan dışarısında tutunca mecburi istikamet bu bölgeyi tamamen temizlemek zorunda kaldılar. ये संधि आ गई Kamikaze'nin अंधी आ geçtiği गई nokta çok kritik. O aslında bileği ittiriyor. Bazen vuramazsın ama şu yaptığın, 2 tane attığın yalandan mermi rakibi başkasının üstüne gelme. Biz burada kalabalığız. Buraya gelirsen sana sıkıntı yaparız gibi çeşitli betimlemelerle rakibi ürkütme dediğimiz olay tipini yapıyorlar şu anda. Ve kendilerine bir oyunlar oluşturuyorlar. Gelme burası kötü Ama oyunları çok sıkıştı çünkü gelen alan onları biraz alan dışarısında bıraktı. Batıya doğru gönderince Estuji şu anda mantara kafa atabilir. Peki Selibon hakkında ne düşünüyorsun abi? Abi işte rahatlar. Sessiz sakin. Sessiz. Sessiz Yani sakin. Regnum Karya buraya 4 kişi varsa gene bak aynı o ev işte Evet. yani ortada duran. Orada Marso kılıcı atabilse 3 kişi kalsalar Selibon gelemeyecek Belki gibi. de. Ama istediklerini bir türlü gerçekleştiremeyen Olmayınca bir Regnum olmuyor hocam Karya var. yani bir yerde de Son kader üç kısmet yani. Regnum Karya için son 3 karşılaşma. Solkay burada gazda kalan arabasını çekmek isteyecek, bir hayli hasar alacak gazdan. Ama herhangi bir sorun olmayacaktır. Arabasını geride bırakmadı. Arabasını geride bırakmadı kaptan. Frozen bu arada çok açıkta. Keçin atışları var. Frozen kendisini suya bıraktı. Şimdi Zwolf o bölgeye doğru bakabilir. Keç bir yandan Frozen'ı o bölgede ararken bir yandan da Keç'e dikkat et, Zwolf'a dikkat etmesi gerekiyor. Alan Yeni alanı Olan çok
büyük bir doğu harçifti bizlerle beraber. Kara Esports'un pozisyonu çok kuvvetli. Selibo'nun pozisyonu çok kuvvetli. Blake'in pozisyonu çok kuvvetli. S2G de şu anlık kendine güzel bir yer bulmuş Ama gibi duruyor. Bilek orayı zorlayabilir. Bakalım. Bilek tam gitmedi çünkü o tarafa Foot'ta hareket doğru. etmek zorunda. Kua'da, Esports da hareket etmek zorunda. Bakalım durumlar nasıl olacak. Yükseklik avantajı Selibon'a geçecek. Eğer tabii batıdan gelecek tehlikeleri atlatabilirlerse, hem Ulf hem Kua tarafını atlatabilirlerse Selibon bir müddet sonra evden çıkıp yüksekliği alabilir. Şimdi senin dediğin gibi mantarda sıkışan bir Karaespor var ama yani bilmiyorum. İşleri hiç kolay değil. Hem Esports hem de Foot sanırım burayı zorlayacaktır diye düşünüyorum. Burada bir fight çıkacağı kesin. Kua'nın ne yapacağı çok önemli. Kua eğer Geç buraya alanda third bu party'ye gelirse işin rengi çok değişir. Ama Kua'nın ne yapacağı çok önemli abi. Evet. Kua buraya third için şu anda sessiz sakin bekliyor olabilir Kua Ya, Esports. Ben olsam Kua'nın yerinde Selibon'a doğru hedeflenirdim. Yemleme dediğimiz olay tipi yapıp çünkü pencere çok fazla yok o tarafa bakan. O evde. Çok low'da kalıyor Low'da zaten. Çok kalıyor. sıkışık, evet. Hani Hiç o kolay değil orayı fırsatı savunması. yapıp evin dibine kafa atar, orayı çözmeye çalışırdım. Ama yani bu çok yapabilecek bir şey yok. Çünkü Bilek bakar sana. Bilek bakar, Ulf bakar. Orada iki gürültü yaptığın zaman bakar hemen. Bakar oğlu bakar. Tabii. Herkes bakar senin de söylediğin gibi. Uzun süredir sessizlik vardı ve sessizliğin kilidini açan isim Catch oluyor. Catch Kane'i yakaladı ve Kane orada kaldırılamayacak. Yukarıdaki sistem oynamalılardı. Yukarıda. Yine yaşama mücadelesi içinde tutuyorlardı ama Freedom Nade ile Vay beraber eksikliği Kua'dan bir oyuncunun skor garantisini alıyor. Bir oyuncu da tekrardan yere düşürmeyi başardı. Esports burada smoke'larını tazelemeye devam ediyor. Şimdi skorları orada Bilek topladı. Emiliano tek başına kaldı alan çizgisinde. Ulf şu anda ufak ufak Selibon'un olduğu noktaya doğru yanaşıyorlar. Scarface oradaki açıyı aldı. Bak şimdi Scarface'in açısı मुझे कोई doğru yer नोटिफिकेशन orası. मैसेज वगैरह नहीं आया Oradan Kuvvetli doğru bir açıda oynamak. Scarface ama S2G oyuncuları da sanırım burayı görmek için yeni pozisyonlar elde etmeye çalışıyorlar. Son 7 takım 20 oyuncu. Oyun sonuna emin adımlarla ilerliyoruz. Kara Esports'ta da hareketlenmeler başladı yavaş yavaş. Yani CEO'nun da yaptığı hareket şu an çok aşırı riskli. Bakalım nasıl başa çıkabilecekler mi? Catch burada Zwolf'u yakalamak istiyor. Takım adına skor Oo, çok almak sekti. istiyor demeye kalmadan. Frozen Scarface'i yakalamayı başardı Frozen. Bu çocuk Keçi de ये yakaladı. लेफ्ट बड़ी लीड बना रही है bombacısıdır. Nokta. Enteresan oyunlar görüyoruz Frozen'dan. Takımı için son Alana hamle SG yapmak yaptı. zorundaydı ve hareketlenmeler ufak ufak başladı. Kara Esports da hareketleniyor burada ama Zwolf var yanlarında. Bir yılan var. यार ve जो bunun लेफ्ट से farkında रेप पकड़ değiller. लिया Alanı bu arada S2G'ye attı. Alanda sadece S2G var. Zwolf attığı bombayı bakalım isabet ettiremedi. Pozer fark etmiş mi diyecektim ama fark etmemiş. Geriye Nice kaçarken nailed Pozer'ın ya. yanına kadar geldi. Çok अरे yakındı. Çok Çok yakındı. yakındı. Çok yakındı ama düşürmeye दो नौ yetmedi. किसी ने किए हैं Zwolf लेकिन son kalan Esports oyuncusu şu anda karanın dibine doğru yavaş yavaş yılanlamaya devam ediyor. सारी Zwolf'un टीमें bir लाइव हैं bombası var. SLB कारा Burada ब्लैक bakalım SG 3 FUT Kara Esports oyuncusuna karşı ne yapabilecek? Ulf'ta oyuncuları kaldırmış bu Levis'i arada. gördü. Levis'i gördü. Kalkıp vurabilir. Bakalım orada ses yapmak zorunda. Bak Levis'i görüyor orası. Kalktığı an görünüyor. Evet, Zwolf şu anda kendini unutturmuş gibi duruyor. Risk almıyor. Third party kovalıyor şu anda. Scarface'ten! Nokta हेलो bir यूएलएफ nade! कर गया Scarface कमबैक nade'e बॉयज bak. O neydi öyle? Ortalık karıştı. Ortalık bir hayli karıştı. Levis'in canı hiç yok. Scarface yerde kaldı Levis'in atışlarıyla beraber. Catch yavaş मुझे yavaş कब अनाउंस होगा yaklaşıyor. था ब्रो मैं खुद वेट कर रहा हूँ पता नहीं कब O अनाउंसमेंट neydi होनी है be? O ne neydi Bir be? ikinci 50-49, ikinci 50-50. Eren Levis'i yakalamayı başardı. Şimdi Zwolf kalktı. Son kalan Kara Esports oyuncusu Pozer'ı yakalamak isteyecek. Bakalım Zwolf burada Scar'ı ile beraber koşmaya devam ediyor. Şimdi gördü Pozer'ı. Pozer bırakmak zorunda, takım arkadaşını kaldıramadı. Zwolf uzaklardan Solkay'ın atışlarından dolayı yer değiştirmek zorunda. Zwolf içeri girdi ama Pozer hata Yanıyor. yapmıyor ve burada Esports'u haritanın dışarısında bırakıyor ve yanmadı. Yanmadı. Hala hayatta ama Esports oyuncuları haritadan bakıyorum oraya bastırıyorlar. Geldiler. Pozer Geldiler. bakalım burada neler yapabilecek. Catch içeri Yapacak giriyor hiçbir ve şey yok.
Son kalan Kara Esports oyuncusu Pozur'da yakalanıyor ve son 4 takıma geliyor. Neler oluyor ओहो burada? Black ile ये Selibon'un da दोनों bir इकट्ठे चल रहे yakınlaşması थे var. Şu an Rolex! çekirdek diyor. SUG çok sessiz, SUG çok sessiz. SUG Alanın लोग her tarafına yayılmış olan bir SUG var. किल मिला Lost उसे Senfoni'yi yakaladı ve Selibon'un da haritadan veda ettiğini söyleyebiliriz. Son 3 takım 10 oyuncu. Yani çok kritik bir döneme. Loklu Şimdi galiba Alex baba. bombasını atıyor o bölgeye doğru. Geriye doğru çekildi şu anda STG oyuncuları. Overcraft var ya. क्या alanın खूब her क्या Oyun yerinde bitti, इन्फॉर्मेशन Overcraft होती तो var मैं ya. आपको बता ना देता Abi oyun bitti, Overcraft var. O neymiş ya? Bu neymiş Vallahi ya? geldi. Kamikaze Aa, geldi. indi. Acayip Aa! indi. Ne yapıyorsun? Yerde ओए kaldı şu anda. STG oyuncularında bir oyuncu yerde şu anda. Yavaş yavaş o bölgeye doğru yaklaşıyor STG tarafı. Toplamda 7 skor var. Scarface Kamikaze'nin skor garantisini aldı. Eren de keçi yerden kaldırdı. İşin क्या rengi लगता değişti है bir एसटीजी के anda. बाद जोन Kamikaze कंट्रोल तो neler आप देखना है yaptı orada? कन्वर्ट कैसे Overcraft'tan करते हैं indi. एसटीजी वाले Takımın Hovercraft'ını Ulf Esports'a teslim etti resmen. Burada patlıyordu, evet. Patlama hasarından dolayı inmesi gerekiyordu ama burada Solkay Solkay'da açıkta. yakalandı. Eren Solkay'ı yakalamayı başarıyor. Wolf एसटीजी oynuyor से गिरा tarafa चुका doğru है şu anda. STG 2 Ya oyuncuya kardeşim düştü. ya. Bütün avantaj onlardaydı. Black Espor alan dışarısında şu an hiç etliye sütlüye karışmıyor. Hamsici oraya doğru bakıyor. Lost'un önünde 3 tane Wolf oyuncusu var. İşi çok zor. İşin rengi değişir. Black galibiyet alırsa puan tablosu iyice Evet, karışır. Back to back karışır. galibiyet gelir. Scarface şu an açıyı değiştirdi. Yavaş yavaş oraya doğru yaklaşıyor. Manyak elinde bombası var. Hamsiciyi fark ettiler galiba Beşli. orada. Lost. Scarface'i yakaladı. Lost burada sessizliği bozan oyuncu oldu. Eren MCC ile bombayı beraber. çekti. Eren nade'ini pişirdi ama Lost çok temkinli orada pozisyon değiştiriyor. Hamsici çok zor pozisyonda kalmış. Hamsici alanın en ecinde. Takımı için orada pozisyon oluşturmaya Açığa çalışıyor çıktı. ama Hamsici sanırım gaza gidecek. Açığa çıktı. Yusuf yakaladı onu. Skor garantisini hızlıca çekti. Estuci bir oyuncuya düştü. Şimdi Black Espor yavaş yavaş alanı ele geçirmeye çalışıyor kuzeyden. Güneyden de şu Lost anda. farkında, Lost farkında. Lost açıkta Lost. yakaladı hepsini. Keş tek kaldı. Keçi de yakalamak üzere. Mermisi bitti. Durum Oha, çatla Lost! beraber düşürdü. 3'e 1. 3'e 1 şu anda. Bakalım mermileri dayanmadı. Black Espor back to back galibiyetle maçı kazanmayı başarıyor. Helal olsun. Acayip bir maç Helal oldu olsun. gene. Helal. Scott'ım gibi tebrik edeyim. Tebrik ederim. Ben Tebrik ederim. Bravo. Ya enteresan bir oyun sonuydu. Lost'tan çok iyi bir 1vs3 MG'siyle ama Black Esports bekledi. Çok Vallahi iyi bir timing. felaket. Abi bak, maç oraya gitti, oraya gitti, oraya. Şimdi birazdan Ama analize biz hocam- geçeceğiz, anlatacağız zaten. Evet. Biz geçeceğiz analize, bizlik bu kadar. Diğer 3 Yani karşılaşmayı orada çok eleştireceğim şeyler var. bastırmalı. Çok şey var. Gökhan abim yargılayacak. Gökhan Çok abim şey orada var. yargılayacak. Galibiyet bir S2G'ye gitti, bir Black'e gitti, bir Ulf'a gitti. Yani Bir böyle ara Karada çok gezmemesi avantajlıydı. lazımdı. Frozen çok ekstra çıkardı. Enteresan anlar. Hata üstüne hatalar var. Yani maç çok heyecanlıydı, çok keyifliydi. Seyir zevki çok yüksekti. Ama hatalar zinciri var birçok takımdan. Tek tek ele alacağız. Bakalım. Aramız var galiba. Hazır mıyız? Aramız var. एसटीजी lost on with 3 Birazdan on oraya ULF geçeceğiz. Bu arada ULD şimdi son üç ULD which karşılaşma. team bro Evet. Turnuvanın 16, 17, 18. karşılaşmaları Evet. Sencer'imle Scott'ım anlatacak. Evet. Burada bastırmalı. Bugün Sencer'im çok... buraya çıkar. Sencer dün Scott'ım- şuraya oturuyordu. Scott'ım oradaki ekranı buradan yansıtarak bağırır. Evet. Fena bastırmalı bir anlatım Aramız var. hazırmış. Araya gidelim, aradan sonra ben Deniz, Can Şemus ve Yargıç Tony analiz masasında olacağız. Birazcık ara. Kısa bir ara. Strong and will be the team मीना देख लेते हैं كارا وفريق رعد بعيد بثلاث أبطال وكذلك فريق الفيجن نواف من على اليمين وكذلك هنا انجوي من على اليسار واستر يا ستار مما هو قادم زاكسي ينتظر دخول فريق الماستر والكل يريد أن يكون ردة الفعل الكل يريد أن يكون ردة الفعل ماستر هنا ورعد هناك وفايت يطول ما بين الأبطال صاروت يحاول أن يتدخل الآن تقدم يا صاروت تحرك يا صاروت يا ولدي تحرك يا ولدي ودائما وابدا المباراة تكافئ من يتجرأ المباراة تكافئ من يتجرأ المباراة والله دائما تكافئ من يتجرأ والحياة لا تكافئ المترددين بل الذين تجرأوا تكافئ الذين تحرروا من قيودهم تكافئ الذين تحركوا من أماكنهم الذين سيطروا على المكان ويسيطروا أيضا على الزمان هل تفعلها يا صاروت هل تؤكدها يا نواف نواف هنا وإنجوي
لاعب فقط وبص يتقدم، وفريق رعد من بعيد وسونيك قريب، وإنجوي من بعيد. يا الله على سموكات، لا أرى شيئا، فهل ترى أنت شيئا يا بوس؟ لا أرى شيئا، ولكن هنا نواف يرسل النيد من المملكة العربية السعودية. أما هنا بوس، فهل تكون أنت البوس بهذه الليلة؟ ولكن الله دمج كبيرتا، ولكن إلى حد الآن فيدم طويلا. ولكن هل فريق الرعد يحصل على تشيكن دينر؟ دمج كبير على صاروت يتلقى رصاصات وانيتشبي، بص عليه أن يتقدم، ولكن نواف وإنجوي الأمور صعبة، الأمور صعبة يعيشها فريق الفيجن. نواف وإنجوي وفريق الرعد من هناك 9 إقصاءات. نواف البيكات التي تأتي الآن من فريق الرعد نصا، لكن ارجع يا نصا، ارجع يا نواف. بيكون وحيد يؤكد من أنتم يا ولدي، إنهم يعتمدون عليك يا سونيك، إنهم يستندون عليك يا ولدي. تقدم يا سونيك، ماستر من بعيد، وفريق الفيجن ينتظر التوقيت المناسب حتى ينتفض الثعالب. هل يكون لديها رؤية أفضل؟ بصون قرر يتقدم. الله 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 على بوس، بوس يسقط إنجوي ويسقط لاعب آخر. هنا الفدية من الكبير بوس، ونواف صار وحيد، ولكن نيد أتت عليك من بعيد. الله على صاروت، نسر من نسور قسيون. وهنا فريق الرعد يغادر ب10 إقصاءات كمركز ثالث. فرصة كبيرة يا نواف، صاروت هنا ونواف هناك. مواجهة مصرية سورية سعودية منك يا نواف، ولكن هنا الأبطال يحصلون لتشيكن دينر. ماستر فعلوها، دونوها. الصواعق المصرية تعود بعد ما حصلت تشيكن دينر. ماستر تحصل أيضا تشيكن دينر. صاروت نسر من نسور قسيون. يؤكد هذا الانتصار المهم جدا للاعبين الماستر تيم. تقديم مستوى جميل، وينر وينر تشيكن دينر مهم جدا للاعبين الماستر. عودة جميلة جدا من لاعبين الرعد، قدموا مستوى جميل جدا. هنا لاعبين الماستر ظهورهم كان جميل ايضا للامانه. لاعبين الرعد اللي قدموا راوند جميل جدا، ممتع للناظرين. تكلم عن الرعد والفيفو، تواجدهم بياخذ فايت مع نجم جالاكسي، تواجدهم بياخذ فايت كذلك مع كثير من الفرق، ولكن التوزع اللي كان متواجد به بالتاكيد لاعبين الفيجن، رغم انهم متواجدين بقله عدديه، انه كان عندهم افضليه من ناحيه اليوتيليتيز. كان عندهم نيدات متواجده، شفناه نواف يقدر يسقط على احد اللاعبين بالنيدات، لانك تحافظ على اليوتيليتيز والنيدات الى الاند زون، هذا يعطيك المساحه الكبرى. كذلك صاروت اللي قدم مستوى جميل وقدم اداء جميل من لاعبين الماستر. भाई चेक माय प्रेडिक्शन कहा था ना एस्ट्रो जी इस मैच के बाद फिफ्थ प्लेस है एस्ट्रो 10 पॉइंट प्ले जाएगी और كذلك السي بي 9 اللي كانوا ظاهرين معنا، ذات الرمال تواجد بوس कैच के का रैंक है कैच के फिलहाल है 10 पे। वेस्टर्न यूरोप स्टार्ट हो गया, वेस्टर्न यूरोप देख लेते हैं। I think for Boars this might be a Yasnaya game. Based on the plane path right now from Primorsk up towards Lipovka, Novo's fairly inaccessible. Do they want to drop around Farm and Milta, grab some vehicles? That's sort of their only option for going to Novo. I think North George or that sort of area is also kind of out of the question. So maybe back to Yaz. तुर्की अभी नहीं लगा ब्रो, ये तुर्की ये है, finding their stomping ground. ब्रेक आई हुई है तुर्की में. And they don't really want to be giving those points away. Okay, yeah, okay. I take it back. They can also drop on that north side of Military Island. I overlooked that one. So yeah, they definitely can go for that and get over to Novo nice and early. Oh yeah, easily. I thought maybe you were suggesting that they hot drop Kodiak, try and put them in the bin early on, but that is a risk. But instead heading over towards Novo, completely fair. Again, pretty nasty area on the map to work around with in terms of the south plane path. I've just spotted something. Blank. Gods Reborn are not in Pachinki. Well, they've left. They've headed over to Rozhok. Okay, fair enough. They don't want anything to do with Europa. I mean, if Gods Reborn starting in Rozhok is a actually decent position to work with. You are neighbored by Hayara crew, which maybe is a little bit frightening for them, but considering Rozhok is fairly open the majority of the time, this is a pretty easy pickup. Pretty long drop here for Boars. They make their way on over. Vagnazar is still in the sky. They've got a bit of a journey out to go towards the north side of the map. But you can see here what we talked about last game with Golden Guardians inside of Milta. 17-15's drop. The fact that they were there first, you sort of have to assume that on some of these weird playing paths. But we'll see as teams make their way in. Severny once again open, but I have seen more and more teams actually heading over towards Severny early. I think one of the first teams to do it was
Far Voice Gaming, so we'll probably see them there soon. Yeah, it looks like they're already on the road for it. Boars are sweeping over the north side of military, going to get through Novo as fast as they can because they do need to get on the bike. We're not going to have another one of those silly sausage Sosnovka circle stampedes this time around, Blank. They are going to be going over to the mainland. It's 100% guaranteed we cannot finish on Sosnovka now, which means that this is probably one of the kindest circles that we've seen in such a long time for this map. It's kind of crazy. It's a normal circle. You're right. I don't think we really talked about that too much. We're not doing anything too insane here. They're heading over towards that north side. तुर्की लगाओ तुर्की actually pick up North George. They don't head straight away over towards Spain, and they're going to leave. ब्रो तुर्की अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो तुर्की इसलिए नहीं लगा रहे. It's open and free, and the balls are already here. There's a तुर्की में ब्रेक आई हुई है ब्रो. looting spot, in fact, at the early stages of the game. Yeah, balls have got a bit of a journey ahead of them. I think you're right for Far Voice. It's KQ comeback कर गई है वैसे 134 points हैं. If it ends up going north of the river, and then इसके बाद 2 मैच ही रहते हैं. Boys तुर्की में ब्रेक है. ये देखो. If the circle goes south of that central river, so yeah, you're absolutely right on Far Voice taking up that position. Really quite solid. Not too sure about Alpi's decision though. Seemingly looking to get closer and closer towards Zaki on this one. Not the decision I would have made. I'll put it that way. Yeah. If you're going to make this big old journey out towards the north side of the map and then fling Zaki side, yeah, it's a bit of a weird option. I think for Alpi, the only caveat I can give is maybe they're worried that there are teams already in Severny, which Pakistani NC team announcement नहीं हुई bro. Wrong to say. Because Far Voice Gaming have gone there a few times and are pretty swift on the approach. You don't have a huge amount of information, but I'd much rather scout Severny and then double back towards shooting range if that was the case. It might just be a little bit of loot insecurity for Alpi, because depending on how much they were able to get before they made that move, perhaps they're thinking, okay, we could go for Severny, but if we get stuck in a fight there, they've had time to loot the whole of Severny, and we're on, level 1s. One of us doesn't have a helmet. We've only got 2 nades between us all, kind of thing. So it may just be पता नहीं यार आज होनी थी पता नहीं क्यों नहीं की उन्होंने. Over towards pick through Zaki in about a minute and a half, move over and see what you can find there. But yeah, still a strange decision. I think it's safe to say you could commit one player over to scout it, which I think is probably what you were alluding to. Yeah, absolutely. Let's have a little peek in and go from there. 17-15 Golden Guardians once again. साउथ एशिया 14 से स्टार्ट है 14 से 14 15 16 pulling up the fisticuffs here. 17 तक a recurring trend between both these squads on their rotate over towards that northern side, giving each other a wide berth for the time being though. 17-15 is setting up a bit of a shield wall. Bu nasıl bir harçlıktır ya? Bu nasıl bir harçlıktır ya? Bu nedir ya? Ya şimdi bununla... So far, I mean, Golden Guardians... कहाँ पता भी नहीं सभी बात करने अगर ऐसा किया तो अच्छा होगा. कहाँ पता अच्छा क्या पता पहले साथी से बात करें अगर ऐसा किया तो अच्छा होगा. हाँ I think साउथ एशिया करीब या साउथ एशिया के बाद देखो क्या करते हैं. They're in Ferry Pier. In the last match, they finally decided, should we just take Ferry Pier? That seems like a good idea. Should we do that? Okay. And they are going to be able to get it. He's inspecting the building cornicing there. He's making sure that the cupboards are looking nice and safe. Okay, good. No splinters. Brilliant. Kodiak worked the way in from that western edge. Eastern edge, sorry, from Yasnaya. Pretty usual spot for them. They're always happy though. They get themselves the loot truck really early in the game every single time, which is one of the blessings you get from Yasnaya. If you can get there early enough, that is. आज तकरीबन 4 से 5 रीजन्स का एंड हो जाएंगे. 3 रह जाएंगे PMGO MENA फाइनल्स, PMGO साउथ एशिया फाइनल्स, PMGO C फाइनल्स.
और PMGO अफ्रीका भी रह जाएगा, अफ्रीका कह रहा हूँ साउथ अमेरिका रह जाएगा, उसके भी 17, 18, 19 के मैचेस हैं. Grab vehicles very, very quickly. Perhaps they're worried about bridge camping on that east side. It could be something that a team from Milta would try and hold them out for as they try and get across. In fact, 17-15 look like they are moving back east to something. Maybe they're going to try and go up around the east side, around the Stauber foothills and get north of the river. Could potentially be a choice, but I'm puzzled by 17-15's decision to make this rotation. Maybe this is something that the Boars know that they tried to do. I mean, you wouldn't be... I don't think you're far off, honestly. The Boars, they know that they've got 3 games, right? 3 games to stay ahead. Right now, you want to play relatively safe. Getting ये PMGO तुर्की लैंड क्यों नहीं हो रहा? No idea, bro. वो ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन. तुर्की ऑनलाइन हो रहा है. But they are giving it a good old wait here, and they can wait until stage 3. I don't think MENA है 15, 16, 14, 15, 16 I think. 15, 16, 17 हाँ. लीग स्टेज चल रहा है, लेकिन जो फाइनल्स है ना वो तब होने हैं. And then you actually know if you need to go north of the river, and that might be the decision-making position that they're going for. And as soon as that stage 2 hits, they do move, so that might also be on their minds. I am so puzzled about 17-15. They had the whole east side of Potato Hill. This feels like a targeted play towards the Boars to try and just hold one of their players out and try and take a player down on their roster. Potentially give Kodiak a chance, because Kodiak now north of the river, in potentially one of the more accessible places. They might slam headlong into rain if they keep going farther north, but if they head west, you'll start to get into those shooting range hills. I can't believe 17-15 is still here, though. It is wild, like you say. But we're going to focus in on the circle on the northwest within Cherry Morton. Water center here on that center island. It's the first time that we haven't had a super deterministic circle where it's either head fully on the north side or fully down towards the south. It's actually a game where we get to see the river a little bit more involved on this one. But the teams have played a similar circle like this, I think, on day 1, where this ended far northwest, around shooting range in the forest there. Ritzy set up nicely towards a northeast position. And with Everest being in play, a bit of a funnel around ruins. I do think you'll probably see a lot of teams coming in a little bit later to this one, waiting for those spots to open, or even taking a really wide wrap up over towards that northeast. We can currently see both Golden Guardians and PMGO Western Europe, bro. They are playing very, very silly down towards this south side. I don't know why they're still here. I think Boars are also completely confused by this. It makes no sense. Yeah, PMGO Western Europe. This is flummoxing as to why 2 teams have decided to send out this area with the circle as it sits. They are sweeping their own legs out to try and take down the Boars, it seems. It's very, very strange. I mean, the Golden Guardians, I can understand it more from them. Target the Boars. They're the team that you need to bump off that second place spot. तुर्की में अभी वो एनालिस्ट वगैरह कर रहे हैं चीजें. Stranger. Rain, they've been going head-to-head with Kodiak for a while. They did manage to get a knock. It was res. They got a re-knock. But now the bullets are starting to find their way back over to them. Frizzo does go down. A pretty heavy hit to the roster. One of their main fraggers. But they still got plenty more firepower in the back pocket. 20, obviously a standout. Yeah, top 2 ने जाना boys finals में ना. And a modal looking to put pressure forward. Nade in to control important the building. fight है इनकी. Around the edge. Will not get found just now. मर गए ना तो बुरा हो जाएगा बहुत बुरा. बुरा. Also looking to open up through it. Golden Guardians losing players in the meantime on the south side, 17-15. As those 3 teams still keep it going. Winnie. Nice one. Looks for the shutdown. Finds another. Kodiak keeping their hopes high. And with the Boars going low, they still just have this chance on the northeast side. The circle pushing everybody north of the river now. I mean, still keeps that little island on the south end though. Which is always awkward, a bit more on Rozok's side as well. But you can kind of tuck yourself in towards Rozok. Kodiak are dropped down towards 3. Team Rain on 2, starting to look to send away here. But that does leave Kodiak high and dry in the blue for a long, long time.
Golden Guardians 17-15 still fighting on this south बोर्ड के side. 2 मैन रह गए हैं. Reason Golden Guardians are technically winning. वैसे भी तुर्की टूर्नामेंट कौन से डिवाइस पे खेल रहे हैं? I आई थिंक वो पोको 8 प्रो पे खेल रहे हैं. रैंकिंग कार्डिया किधर है? Again, third place, Golden Guardians were able to do it. यार रैंकिंग PMGO तुर्की में अभी उनकी ब्रेक आई, इसलिए हमने PMGO वेस्टर्न यूरोप लगाया हुआ. Much an outside chance on it though, with over 40 points needed. I think that was a 42-point difference between them. They would need sort of back-to-back chicken dinners and for the Boars to go down early. As I said, it's more understandable for the Golden Guardians to go for a bridge camp against the Boars. But for 17-15, that feels just kind of wild to make that sort of decision. And they may... Well, they have lost out entirely. They are all down. And in fact, every point's going into the Golden Guardians. Boars playing it with 2. Managed to get across the river, actually, to the north side. And no one seems to be giving them too much trouble now. For the Boars, again, like I said, it's about survival at this point, right? And that is the name of the game. It always has been in PUBG, but for Boars, it is quite literally just about survival. Bro, I think this time Team Pakistani will qualify for main event and 2. Inshallah, bro. Let's see. मैं किस city से? मैं लाहौर से हूँ, bro. लाहौर से. Bu adam We know Team Demon do have some claws on them, although they are very brittle. Fragile claws, it is. Yeah. Pretty ceramic. Nice knock, yaar. Nice shot, but smoke के अंदर से knock किया. Might snap if they get too far out. Too far out of check. Havoc trying to nice Molotov. Cherry Mortem on the western side. Cherry कौन सी Mortem team है नीचे players alive. And Havoc going pretty low here. But Wings has the off angle. Faker has the nades. They've got more pouring out of the windows here. And Cherry Mortem may be suffering. An answer finally over towards Faker. And Havoc struggle to hold this building now. No top floor there, and it's all up to Wings to try and find the last 2 players from Cherry Mortem on the western side. He has to play off back. Wants to get Faker back in. Safix on the window. Position spotted. Nade in from Wings. Is it going to land? No, not quite. Takimi has nades cooking from the back lines as well. Faker, I mean, he should just get flushed away at this point. Nade on in. Bounce, bounce. Nearly getting that knock, but just about able to fade the damage. Yeah, it's a very nice nade, actually. Bouncing off the top of the barrel, but some good maneuvers coming through from Wings right now. Keep himself safe. Circle does center up over towards Boars, which might be more than they bargained for us, actually. Being so central here is very worrying for the team. Oh my goodness me. All right, let's cram in, see how many players we can fit into this area. Havoc eliminated. Cherry Mortem able to conclude that fight, but at the cost of 2 of their players. And on the far west, they need to storm the battlement. SWAT Europa do not want to let that happen. And they will be moving on in from that south side of the river. Actually looking to use that crossing. नहीं bro, nice. YouTube नहीं निकालता, मैं कर लेता हूँ manage. More accessible now. PMGO South Asia prediction 40 LF and T2K. Cherry. You kind of open up a lot of that space. ऐसी के 2 player हैं, I think 2 से 3 player नेपाल से हैं. Once you get in a decent spot, TBSS man, I know they might not be getting a huge amount of points, but I like their rotations. They're. वो जो भी stream पे new आ रहा है, stream को like कर दो please. I'm not hyping this team up too much, but they're a team that's playing safe. I think they're learning a lot off of these matches. नज़ीर की टीम का क्या है ना? 94 points right now is an incredible. नज़ीर गीके में नहीं है, गीके में है नज़ीर, I think so. 15s, multiple नज़ीर bro गीके छोड़ चुका है and नज़ीर अब मंगोल्स पे खेलता है. It is earning them points. It is earning them points, and they slowly work their way into these circles. हाँ, TYSON by lead for disband. मुझे समझ नहीं आ रही थी इसलिए disband कर दी bro. Absolutely. It is very, very impressive, and we'll keep harping on about it, but definitely now most improved. With only 2 matches left to play. They have really nice knock, yaar. Some tenacity within this tournament. Really on the best foot forwards. Big fan of TBSS. Cherry Mortem are eliminated. They can't make it any further forwards, unfortunately. Kodiak have been busted down to 2 players, Blank. On that northern side, they have been struggling somewhat. तुर्की स्टार्ट कर दो. Okay. Ranking आती है फिर देखते हैं. Happy about that as Rain. New lineup बनाना. No bro, नहीं बनानी. They'll see this tournament. But yeah, Kodiak, their ability to jump up the tables severely diminished here. The Golden Guardians not so much. इस्लामाबाद में कोई लैंड इवेंट होगा बहुत मुश्किल है bro. जब तक इस्लामाबाद के प्रॉपर्ली हालात ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा. As we've talked about so many times,
it doesn't seem like too many teams are putting pressure on them. But once this Northwest side concludes, that's when they're going to be in huge amounts of danger. ओवरऑल रैंकिंग तुर्की की आ चुकी है हमारी स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यूएलएफ टॉप पे जा रही है 142 पॉइंट, हैश 2 पे आईडीए, हैश 3 पे एस्ट्रोजी है, हैश 4 पे फास्ट है, हैश 5 पे ब्लैक है। क्या ही बात है। एफयूटी 6-7 पे कारा, 8 पे एसएलबी। बहुत ज्यादा ना टफ कंपटीशन हो रहा है, टफ कंपटीशन। Zaten son galibiyet lazım. son 6 mı? 7'nin zaten şansı kalmadı yanlış görmediysem. Evet. 50 gibi bir şeylere düşüyor belli bir Ya puandan bir de sonra. günün sonuna doğru maçları aslında galibiyete ihtiyacın olması ve maçları kazanmak iyicene yani güçleşiyor aslında. Tabii ki de. Çünkü Aha. hiç böyle iddiası olmayan takımlar çok asılmayınca maça Evet. mesela bu sefer oyun başında elenmesini istediğin takım elenmiyor. Öyle bir problem oluyor. Geç eleniyorlar. Sen oyun sonuna kaldığın zaman Tabii. bütün takımlar Baksana abi. boşluk bulduğu için iyi yerlere yerleşiyor. Her oyun sonunda aynı takım var. Evet, aynı takımlar kalıyor. Aynen öyle. Black var. Sürekli aynı oyunda Uluslar falan var. Alt bandımız var. Ondan bahsedeyim hemen. PUBG Mobile Europe'un Wonder League अशुजी kayıtları लव arkadaşlar यू hala मीना के devam क्या ediyor. हालात है? मीना के Güzel लीग bir से grubumuz चल var. रहे हैं ब्रो फिलोर के लिए। ब्रेक आई हुई है उधर भी। QR koddan kayıt olmayı लीग से चल रहे हैं तो इतना kadınlar इशू नहीं है, gününe फाइनल özel से हम देखेंगे मीना क्या था। turnuvayı फेवरेट टीम anneler साउथ günü, एशिया। pardon, anne. Ama kadınlar यार günü फेवरेट benim टीम için पाकिस्तान aynı में sayılır वो yani. Çok 40 है, farkı yok yani. नेपाल में Ama T2K है, teşekkür ederim, बांग्लादेश में teşekkür A1 etmeyi RG। dedik abi, senin de anneler günü kutlu olsun diye. ENC के प्रेस का Ben नहीं de पता ब्रो, अभी size नहीं अनाउंसमेंट हुई abilik यार। yaptık, annelik de yaptık, sayılır mı bilmiyorum ama abilik yaptık. Herkesin anneler günü kutlu Çabuk olsun tüm motive edin, şef o annelerimizin. gitti. Aynen öyle, ben gittim tabletle birazdan geliyorum falan yanınıza. Maç birazdan başlayacak arkadaşlar. Son Erengel oynanacak. Puanlar çok karışık, çok kritik noktada puanlar. Kim alır, kim ilk 5'e atar bilmiyorum ama Regnum Karya'nın ilk 5 dışarısında kalma ihtimali bir hayli arttı. Evet, Bu 30 durum, puanlık bir evet fark yani oluştu. biz burada herhangi bir takımı kesinlikle desteklemiyoruz. 16 takım da bizim için eşit ama bir aması var. Regnum Karya yıllardır bizi globalde çok iyi temsil ediyor. O temsili her zaman görmek isteriz. Regnum Karya'nın olamaması belki de onlara bir tokat olur. Uçağımız da hazırmış arkadaşlar. Yola çıktı Yavaş bagimiz. yavaş günün son Erengel ile beraber buyurun efendim, söz sunum masasında. Analiz masasına teşekkür ediyoruz. Günün ikinci yarısında turnuvanın ise son 3 Evet. karşılaşmasındayız. Erengel haritası son Erengel oynanacak PMGO Türkiye finallerinde. Bütün ekiplere bir kez daha başarılar diliyoruz. Ulf Esports liderliğini sürdürüyor. Hemen arkalarında IDA Esports, S2G Esports, Fest, Black Esports back to back ile beraber 5. sıraya yerleşti ve herkesin ilk 2 gün sonunda kesin Love your görmüş dedication olduğu Esports. Jazakallah bro. şu Thank anda you. eşit puanda olsa da 6. sıraya gerilemiş durumda. Muhteşem bir heyecan, muhteşem bir son 3 karşılaşma için hazırız sevgili Scott. Son Erengel, ardından 2 Miramar oynayacağız ve Endonezya'ya gidecek olan 5 takımı belirleyeceğiz. Son gün özellikle Black'ten böyle bir çıkış gelmesi bütün genel sıralamayı değiştirdi ve şekillendirdi. Foot düşecek mi, ilk 5'e girebilecek mi? Heyecan dorukta. Bütün ekiplere, temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Yani Black Esports şaşırtmıyor. Neden şaşırtmıyor? Bir önceki analiz masasında bana sormuştun. Bu çıkışın devamı gelir mi? Nasıl olur? Kimlerden çıkış gelir? Black इनका Esports भी हैप्पी için de प्रोडक्शन। dedik, हाँ genç मजे bir किया kadro. चीजें। Bu tarz kadrolar amiyane tabirle gazla çalışır. Onlardan bu genç dinamizm dolu bir kadroyla beraber iyi karşılaşmalardan sonra tabii ki iyi karşılaşmalar bekleyeceğiz diye ve Feri Pierre ortalı bir alan geldi. Oldukça zorlu bir karşılaşma Çok zor, olacak. çok Yani zor. जब ciddi ले bir गया bölge वहां suda. से Sosnovka'dan ne kadar çekerse o çeksin Legia ilk alanı ठीक verdiğinde yani होगा। ikinci alana geçtiğimizde sadece ana kara olacağını düşünmüyorum. Yani maçın यूएलएफ biteceği yer नहीं मान रही, Sosnovka यूएलएफ olmaz नहीं मान रही muhtemelen. ब्रो, Sosnovka राब्ते olsa नहीं zaten चल रहे। herkese geçmiş olsun o saatten sonra. Ama Tam buna benzer bir alan geldiğinde yine Sosnovka'ya çektiğini görmüştük geçtiğimiz günlerde Scott. O o yüzden ben nasıldı biliyor musun? %100 konuşmuyorum. Şöyleydi, anten yani doğu kısmındaki anten Hocam, civarlarından kesiyordu. Oyun yanlış alanı hatırlamıyorsam. artık öyle bir noktalara götürüyor ki anten dinlemez bu alan, ben Ya diyeyim tabii sana. tabii. Genelde hani bu tarz alanları Sosnovka'da bittiğini şöyle görüyoruz. Ya Nova civarlarından kesiyor ya anten civarlarından.
bu kadarını ben de görmedim. Bir tane gördüm. Yani çok ekstremini gördüm hatta PMSL CSA dönemlerinde. Ama bu gerçekten Sosnovka'ya çekerse senin söylediğin gibi herkese geçmiş olsun. O saatten sonra maçın analizi bile hikaye. Ya büyük ihtimalle takımların çok büyük bir bölümü Sosnovka'da bitirmeyeceğini düşünerek rotasyonlarını atacaklar. Ana kara üzerinde pozisyon almaya çalışacaklar ama her zaman bir Sosnovka ihtimali bence göz önünde bulundurmalı diye düşünüyorum. Özellikle bu sene boyunca ve geçen senenin sonunda oyun alanına güven olmuyor. Scott buraya atmaz diyorsun, atıyor. Ama dediğim gibi yine takımlar büyük ihtimalle ana kara üzerinde pozisyon alacaktır. Şimdi ana kara tarafına baktığımızda IDA Esports ev comeback sahibi. कर जाए Feripyer I şu anda want alanın IDA merkezinde. champion Onlar I want Spital'de bro şu anda I lootuna want başladı. Onlar dışında kim var diye bakıyorum alan merkezine yakın. हाँ X-Viper'ın yine हाँ तो konumu. बाहर हो गया Primorsk bro Quarry bölgesini onlar lootluyorlar सुना sinirli है आज şekilde. इसी से के Yine स्टेज alan पे लड़ाई merkezine हुई yakın ama क्या सीन है alana मैंने çok uzak नो takımlar ब्रो var. Kesinlikle öyle. Şimdi किसने çok क्या mesela लड़ाई हुई है Severny'e atlayan çok uzakta kalmış bir Kua var. Lipovka'da bir RX var. B planı olarak aslında yine Asgard'ı Güney Georgia Pool'da görüyoruz. Kuzey Georgia Pool'da Mumya var ama ya genel olarak baktığımızda şimdi Pochinki, Gatka, Quarry, Primorsk ve Feripier'e atlayan takımlar. IDA, Road Salvation, X-Viper, Food. Ya bu takımların iyi konumlar almasını bekliyoruz. Hatta Pochinki'de hızlı bir loot yaptıktan sonra rotasyona çıkan IDA'yı da görüyoruz. Alan ortasına doğru, daha doğrusu ana karadaki orta konumlara Yekta doğru gidiyordu. Yekta ilk düşürmeyi almayı başardı. Full yere çekti ve bakalım skor garantisi gelecek mi? Owner da takım arkadaşının yanında burada. Orada kaldıramayacaklar diye düşünüyorum. क्या लगता है ये Çünkü वाले मैच में etraf कमबैक boş. आएगा O bölgeye Rengim doğru का bakabilir. बहुत Sarp मुश्किल है arka taraftan açıyı zaten çok net bir konuma getirmiş Owner. Fool'un yanında çok durmadan, zaman kaybetmeden aracıyla birlikte बहुत rotasyona devam नाजुक ederken सूरत यार Erangel'in ilk skorunu K2K çıkarttı Owner. Onun da üzerine çok ciddi bir hasar var. Wilsi takıldı Owner'ın peşine. Buggy üzerinde çok ये ciddi कौन bir सी hasar गन चला var. रहा है यार Yekta atışları gönderdi. Wilsi उतार yan लिया koltuğa उसने geçti. उसने Ve Owner'ı उतार da bitirmeyi लिया उसे başarıyorlar. K2K Erangel'e çok hızlı başladı. 2 skor. Çok acayip başladılar. Senin जैसे söylediğin तैसे gibi करके उसने drive-by'lar बंदा उतार geldi लिया ve Wilsey'de skoru alan isim olduğu 2 skorla başladılar. Senin de söylediğin gibi 62 oyuncu yolumuza devam ediyoruz. Takımların birçoğu rotasyona kalktılar. Yani bu arada karışacak ortalık Scott. İDA bir rotasyon attı. Ben normalde tarla tarafına doğru ya da biraz daha hafif yükseltiye doğru geçerler diye düşünüyordum. Hiç alakası yok. Primorsk'la Feripier arasına geçtiler İDA şu anda. Sahilde bir konum Evet, aldılar. आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो हम कर रहे हैं IDA Esports को सपोर्ट Hala kovalıyorlar bak. I want to IDA win this PMGO तुर्की फाइनल्स लास्ट 2 मैच है बहुत सी ज़्यादा डिसाइसिव है और ये लोडिंग आ चुकी है ये लोडिंग क्यों आई है आई डोंट नॉट नो क्यों आई है मैं तो मेरा कैमरा सही है ना बॉयस मैचेस क्यों लेट ये मुझे नहीं पता इसका जवाब सिर्फ टीम जो टीमें खेल रही EECA वाले वही दे सकते हैं hatalar belirleyici oluyor Evet. biliyorsun. जहाँ तक मुझे पता नहीं ये पता है कि प्रोडक्शन का इशू आ Acele रहा था etmeye gerek yok. 4 kişi sarmışsın etrafını. Tek oyuncu kalmış biliyorsun. कैमरा कौन सा Yani यूज़ şu an कर यार मेरे पास K2K कैमरा है sıralamada लोगी ilk beşe टेक yakın का bir konumda olsa diyecektim. HD Bu arada 1080p वाला konuşamıyoruz. Yorum yapamıyoruz. और लैपटॉप में Tornado मेरे pozunu पास yakaladı. कंप्यूटर है Kara कंप्यूटर Esports IGL'ini kaybetti. Oyunun başında daha ये IGL'ini देखो kaybetti. Üst sıralarda bulunan iki takım. देखो Fest ve Black, देखो Fest ve Kara ये मेरा कंप्यूटर birbirleriyle है denk düştüler ve Poser kaybedildi. Lewis aracıyla birlikte dönmeye devam ediyor. Arka tarafta Real kaldı bu arada. Su içerisinden बाकी ये gelmeye PUBG çalışıyor वालों से लेके dokunma. आया था आपका Real'a भाई doğru atışları var. İsabet bulamadı. स्मैश रूल है İsabet इसमें bulamadı भाई Scott. स्मैश रूल नहीं है ब्रो İsabetli olmadı senin de söylediğin gibi. Şimdi bu bölgeye doğru yaklaşmaya çalışıyor. Fest मजे का लोग है ना Kara Esports oyuncularını इसे उतार देना मैंने kullanacaklar. जब रूम चेंज Şu anda करना है ना tuzlu olan taraf Fest tabii ki. जब दूसरी गेम्स भी कर रहा होता हूँ ना PUBG का लोगो लगा था PUBG वाले मुझे कौन सा स्ट्रीम करने के पैसे दे रहे हैं उनको क्यों प्रमोट करूँ फ्री का इधर अपना लोगो लगाएंगे अपना अस्सलाम भाई लव फ्रॉम जम्मू कश्मीर वालेकुम अस्सलाम ब्रो Real'dan güzel वेलकम bir टू द drive-by स्ट्रीम geldi. Onun da canı 1'e kadar düşmüştü. Buradan en azından şimdilik kaçmayı başaracak gibi. Peşimizi bırakın dedi Real. Bu hamlesiyle birlikte Fest'ten İnanılmaz. çıkarttığı bu कौन düşürmeyle सा birlikte प्रोसेसर है skorları मेरा है sınırlamak Core için atışlara devam i5-10F etti ama orada garantiye alamadı. See you later kaybedildi. Poser kaybedildi. Lewis ve Real अरे ikilisi ULF को Kara भी पकड़ो Esports'la ULF daha को भी oyunun पकड़ो ilk bölümlerinde yalnız ULF के साथ कोई başlarına फड्डा kaldılar. करो Bakalım oyunun फड्डा geri करने के बाद kalanında ULF को nasıl मारना oynayacaklar किल Esports. नहीं देने Eren इसको tepenin kontrolünü aldı. Ön tarafında Fest ekibinden dokunmanın olduğunu चलो görüyorum. चलो Arka चलो taraftan gelen Selibon var, S2G var. Buralar karışacak.
Evet yani doğu kısmından doğru takımlar rotasyon atmaya çalışıyorlar. Esports biraz daha Pochinki'nin güneyine inmişti. Hatta onların da güneyinde az önceki pozisyonu izlediğimiz noktada Esports bulunmaya devam ediyor. Hala rotasyona çıkmamış olan bir mumya var. Sadece bir oyuncularını sanırım önden gönderdiler. Biraz daha Everest'e doğru yaklaştı. Zaten güvenli alanın kuzey kısmı da Everest'i tam ortadan kesiyor. İkinci alan çok önemli. Çok bakalım nereye gidecek alan. Takımlar şu anda özellikle fark ettiysen alt sırada kalan bazı ekipler çok ciddi agresifliklerle başladılar. K2K bunlardan bir tanesi. Gördükleri skora yapışmak istiyorlar. Daha fazlasını almak istiyorlar. Yani üst sıralarda yerini korumaya çalışan takımlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Çünkü alt sıralar belli ki bir noktada söz sahibi olacak gibi o slotlarda. Kesinlikle Scott belirleyici taraf olan, belki de en alt sıralamalarda bulunan ekipler olacak. Girecekleri savaşlarda भाई üst जान sırada यूएलएफ bulunan कोई हल्की rakiplerine टीम नहीं है zorlu पेज anlar 2 yaşatabilirler. थी En एपीजी kritik 30 maçlar थी artık son 3 I karşılaşma. know this 3 bro, hafta I know boyunca this. ekipler मैं mücadele etti. यूएलएफ से कोई जाती İlk 5'e दुश्मनी girmek नहीं için कर रहा, मुझे mücadele पता है अच्छी ettiler टीम है, ve वैसे मैं önümüzde चाह रहा हूँ artık कि sadece आईडीए 3 जीते. karşılaşma kaldı heyecan इसकी रीजन doğusu. आपको चैंपियन Yani बनने के PUBG बाद Mobile'in बताऊंगा. genelde doğasında olduğu için 80 puan baremi ve üzerine hala yarışa dahil sayabiliriz. Bu maçta çıkarlar bir galibiyet alırlar. 2 tane de iyi Miramar geçirirler. Slotu Boys हम geçerler. तकरीबन Ama 7 son घंटे हो गए bir स्ट्रीम noktadan कर sonra रहे हैं और अभी 2 K2K, मैचेस Road बाकी Salvation, हैं. Mumya, BRX, X-Viper gibi takımlar son जोन karşılaşmalarda aslında biraz daha hem prestij için भाई hem आरईजी वाले biraz जोन में uzun, तो biraz होते daha हैं, लेकिन pozisyon एकदम alabilmek उनके için ऊपर किसी का savaşacaklar. पुश Bu आता है noktada işte और üst उनके लग sıralardaki जाते हैं takımları फौरन ही. etkileyebilir ve ilk alanda direkt olarak ana karaya çekti. समझ Hiç रहे smoke हो? falan bırakmadı. Evet. Selim'in एकदम ortadaki पुश आएगा, takımlardan उनके bir लग tanesi. जाएंगे. K2K ortaya yakın. Esports şu anda rahat bir şekilde durmaya devam ediyor bu bölgelerde. Feripierre kısmında. Yani şu anda şunu da söylemek lazım. Esports tarafı ortaya yakın kaldığı maçları çok iyi geçirdi. तो कितनी Bakalım टीम bir क्वालिफाई benzerini होगी? daha टॉप 5 yapabilecekler टीम्स mi? क्वालिफाई होंगी 6. ब्रो. sıralar sıra kaybettiler ve çok fazla sıra kaybettiler. Bu maçı eğer iyi geçirirlerse tekrardan yani kaç takımlık bir yarışa dönüşecek bilmiyorum ama पहली Orada 3 puana 4 takım sıkışmış पहली durumda. दो तो हो 512, चुकी है, 115, यूएलएफ 112, आईडी हो चुकी है. 112. जैसे आपको यूएलएफ Fut ने 6. başladı bu mücadelenin वैसे ही sonunda. हल्का सा नहीं पसंद, 3. पता नहीं क्यों sırada वैसे बचा. son 2 नहीं नहीं, ये karşılaşmayı नहीं है geçirmiş. यूएलएफ O पसंद है, yüzden किसी ने बोला यूएलएफ नहीं çok पसंद. dikkatli olması मैं gerekiyor ekiplerin. ये कह रहा हूँ ये बड़ा Alacakları skor टूर्नामेंट puanı bile आईडीए जीते. Endonezya यूएलएफ biletini मुझे पसंद है, अच्छी kestirebilir टीम है diyelim यार. ve ikinci güvenli alan मैं kapanmaya कह रहा हूँ ये devam वाला ediyor. Bunu टूर्नामेंट hatırlayalım. आईडीए जीते. Kara Esports oyuncuları Levis ve Real Batı Köprüsü üzerinde pozisyonunu aldı. Alan Sosnovka'ya doğru çekmedi. Tamamen ana karaya doğru gittiğini gördük güvenli alanın. Ekipler zaten hepsi bunu एक्सपर्ट bekliyordu. में Hiçbir नहीं takım खेलते हुए Sosnovka'ya कहा geçmemişti. था. Şu an için 3. güvenli alanı bekliyorlar. Bütün takımlar alan içerisinde. एफयूटी का बुरा evet, şu बुरा anda दिन जा रहा है, biraz बुरा bir बुरा दिन sakinlik जा रहा है. hakim. Evet. Herkes kendine yaşayacak noktayı buldu. Sıkıntısız noktalar buldular. Buradan sonra artık alan. Şimdi 3. alanda Tabii. hangi bölge dışarıda kalırsa, hangi takımlar dışarıda kalırsa alan merkezine doğru, içeriye doğru hamle yapmak zorunda kalacaklar. Yani şu anda doğru noktada puanlarını çekmiş olan, günün başında biraz daha alt sıralarda bulunsa da 26 puanlık bir başlangıç. Sonra sürekli oyun sonuna आईडी नहीं जी सकती, टूर्नामेंट लिखवा लो मेरी जान. Katılırım. यार दुआ करो ना बहस कि तुम, मेरी ऑडियंस कैसी है यार. Hak etti. Bak, मैं कह रहा हूँ मैं उस टीम को सपोर्ट करूँ, ऊपर से कह रहे हैं नहीं जीत सकती. यार आप कहो ना कि मैं भी शायद कोई जीत जाए. थोड़ा बंदा आहो दे, तसल्ली दे देता है. İlk 5 dışında kaldı. लेकिन bakar आप mısın लोग şu ना anda Esports'un 112 बड़े puanı गंदे var. बच्चे हो. Sadece 13 puanlık bir fark İda'yla. Son 3 maç örnek veriyorum. İda için kabus gibi geçerse Ya bunu şu yüzden diyorum. İda'nın stabil oyununu aslında ki. burada göz önünde bulundurarak bu yorumları yapıyorum. ben sadece şeyi söylüyorum. İnsanlık halidir. Olabilir. Tabii PUBG PUBG Mobile'ın doğasında olan doğasında şeyler. olan 3 şeyler. tane şimdi bakayım İda'nın pozisyonuna. En güneyde kalmışlar. Feripierre üzerinde. 2 tane kuzey arşivti verdiği zaman İda değil burada dünyanın geçen sene kim PMGC şampiyonu oldu? Alfa 7. Gelsin 2 tane 3 tane kuzey arşivti sonucunda alana girsin. भाई Giremez. फटाफट जो भी आ रहा है स्ट्रीम को लाइक करो यार. Yani şundan dolayı söylüyorum bunu. Yani Oo, Esports köprüye doğru kesin çekti gibi Scott'ı. duruyor. Bu arada dediğin gibi köprüye मैं doğru तो attı. एसयूजी को सपोर्ट कर रहा. Esports'un ओके. konumu çok fena एफयूटी ज्यादा olmasa da रिप्लेसमेंट işte पॉइंट oyuncu kaybettiler. Split पे vardı bir देने de. कर रही है. Birleştirdiler. Levis'in yanına पर geçecek şimdi डिनाई Real. कर रही, क्या कर रही है? Selibon yine alan merkezine doğru hareketlendi. Alan dışında जो भी आपने कहा Fransa सही कहा है. arasında bir yakınlık मैं bekliyorum. अप्रिशिएट करता हूँ इस बात Esports, को. onlar da yine alanın tam लेकिन आपने जो merkezine बोला yakın आपको पता konumdalar. आपने क्या Kuzeylere बोला. bakar mısın? Tarla आपने tarafı बहुत sol गहरी tarafı, बात sol की है tarafı ब्रो. Ya yoğunlaşmaları. yer yok, oynanamaz o bölgeler, ev yok, oyuncuların saklanabileceği. Bu arada Selibon İda yakınlaşması var.
Rita dışarı tarafta giden geçin içerisinde üst kata doğru Darkin bir nade deneyecek. Freedom. नाइस वन नाइस वन जो भी हुआ कमेंटरी की तेज हुई उसी टाइम स्क्रीन पे चले जाओ SLB वर्सेस आइडिया की फाइट फिटे नाइस वन कर जा क्लच लड़के क्लच कर जा yakaladı ama dışarıda Emre'nin canının çok az kaldığını görüyoruz. Rita bindi yine aracının içerisine. Kesiyor. Onun aracının içerisine bindiğinden haberdar muhtemelen. Rita şimdi indi aracından. Elinde SMG'si var. Üst katta 2 tane Selibon oyuncusu. Svejin hala yerde. Darkin hala yerde. Freedom Emre'yi de düşürdü yere. Rita tek başına kaldı. Freedom çıktı dışarıya. Svejin skor garantisi aldı. Selibon Rita tek. Üst kata doğru çıktı. Nice. Rita ilk oyuncuyu yakaladı Rita ama takas geliyor. Esports अब नहीं जीत sadece सकती bir यार puanla ayrılıyor haritadan Scott. Az önce अच्छा खासा मैंने आइडिया की चैंपियन पोस्टर बनाया हुआ था Bakalım altındaki rakipleri ne kadar puan alacak. Onlar için aslında मतलब rahat क्या ही bir करे turnuva geçiyordu. Rahat bir final बंदा geçiyordu. कितना En कुछ stabil वोट करे puan कितना toplayan कुछ takım वोट करे onlardı ama son karşılaşmalarda ना bakalım बाबा işler ना değişecek mi? Fast ਤੁਹਾਡੇ Food'un ਬਸ ਦਾ skora ਰੋਗ başladı. ਨਹੀਂ Esports'un ਹੈ 4 oyuncu, Black 4 oyuncu, Koa Food Estuji'ye 4 gidiyor. oyuncu. ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ yaklaşmaya çalışıyor. Güvenli ਰੋਗਿਆਂ ਨੂੰ alanın ਲੱਗਿਆ kuzey ਰੋਗ Pochinki'nin güneyinden oyun kurmaya çalışıyorlar. Ortalara yakın takımlara bakıyorum. Şu anda कल Ufi टीटी Sports ने bence en ortadaki takım. जो Hemen चिकन onların निकाले थे वो önünde इंसेन bir थे एंड पे Karya आके Sports var. Onların da ciddi bir नामूदार puana होते ihtiyacı थे var. Şu anda 3-4 Beşiktaş किल करके अच्छा 112, Regnum Karya Esports 82 puanda. अच्छा खासा मैंने वो बनाया था मुझे ULF का बनाना पड़ेगा Dokunma bu arada Festi Sports'a skor puanları kazandırmaya devam ediyor. आपकी पनौती नहीं नहीं मेरी पनौती नहीं भाई मैंने 3 पोस्टर बनाए थे तीनों चैंपियंस हैं Şu anda alan ठीक है ना वेस्टर्न यूरोप का जो हत्यारा क्रू का पोस्टर बनाया वो भी चैंपियन है APG और अरोड़ा का चैंपियन है वो भी पोस्टर है वो भी चैंपियन है मैंने आइडिया का बनाया हुआ था लेकिन इनके तो लग गए Yine ilk beşin içerisinde önemli işler कितने मैच है değiştirmedi. इसके बाद एक रहता है Bir de tabii ki alınacak her bir puan onların ये alacağı ödül हाँ arasında ULF का बनाना पड़ेगा यार मसला ये तो मसला था क्या है मैं मुझे बनाने में मसला नहीं है मसला ये है मेरे पास ULF के प्लेयर्स की पिक्चर्स नहीं है मेरे पास ये आइडिया के प्लेयर्स की पिक्चर्स Bol थी yerde बस Molodoy tek başına alana oldukça uzak bir konumda. Bakalım bir sonraki güvenli alan nereye doğru gidiyor? 4. alanı izleyeceğiz. Kuzeye çekerse işler karışır. Kuzey doğuya doğru net bir hard shift var Scott. Batı takımları için işler çok zor. Gerçekten öyle yani özellikle Feripierre tarafına girmiş olan K2K, Asgard, Futi Sports yaklaşmaya devam edecek, Selibon yaklaşmaya devam edecek. Yani Güneybatı oldukça sıkıntı yaratacak gibi duruyor. S2G Sports için biçilmiş kaftan. Yani hiç Fest hareket iyi. etmelerine gerek yok. Fest için hiç hareket etmelerine gerek yok. Zaten 12 evlerde kalmışlardı. O pozisyonu tutmaya devam edecekler. Az önceki alanda alan ortasında kalan Ulfi Sports'ta şu anda batı tarafında kaldı. Onların da belli kafaları tutması gerekiyor. ANC आज अनाउंसमेंट होती लेकिन नहीं हुई Bir saniye sonra alan kapanmaya HK başlayacak. निकल गई नहीं Sniper नहीं ekibinin HK yine çevreden फाइनल्स में है rotasyon attığını görüyoruz. Twist यस açıktı. Üzerinde जंगम बाहर çok होगी ciddi ब्रो bir hasar var. Ruki'nin de yine canı çok az kalmış durumda. Açık, Molodoy açık, yakalandı. açık. Kua haritadan ayrılırken Mumya ekibinden de Ruki tek başına Svesh düşürmeyi çıkartan oyuncu. Black Esports onların pozisyonuna şöyle bir bakıyorum. Alan dışında kaldılar. Kuzeybatı'da alan dışında kaldılar. 2 skor puanına sahipler şu anda. Onlar da belli bir yere kafa atacaklar gibi duruyor. Az önceki pozisyonda Mumya oyuncusunun çok açık kaldığını saman balyası arkasında Tabii görmüştük oyunları zaten. yoktu yani. Çok Yani zor. esiyor तुर्की रीजन में मेटा बहुत लगा लास्ट में जोन में ओके skor garantisi de gelmiş oldu. X-Viper şu anda kendine biraz zor, daha zor. net bir konum aramaya çalışsa da Tarla çok açık. kuzey tarafında kalmak Evet. zaten bu alanda yapabileceğiniz Evet. en sıkıntılı noktalardan bir tanesi. 2 tane 3 tane kuzey atar ona bir şey diyemem. Bu arada Real Akron'u yakaladı. Asgard ve Kara arasındaki savaş da çözümlendi. Kara Esports puan alamadan haritadan ayrılıyor. Asgard haritadan ayrılan bir diğer ekip oldu. Asgard'ın da sadece 3 skor puanı var ama bu onlar için yeterli değil. Bu onlar için yeterli değil. Scott, Selibon şu anda 3 oyuncu. Maçın sonunda muhtemelen Kara Esports'un bulunduğu 7.lik koltuğuna oturacaklar. Evet. İnanılmaz bir karşılaşma. Yani Sosnovka'ya giden maçlarda da özellikle Fest ve Kara'nın yakınlaştığını görüyorduk. Evet. Bu karşılaşmada da bir benzerini gördük ULF ने aslında. कौन सा Ve टूर्नामेंट खेला Kara था यार Esports çok erken kayıplarla Evet. karşılaştı. HKH फाइनल्स में है ब्रो फाइनल्स में Arm'ın hafif batısında biten karşılaşmaları çok iyi oynadığını biliyoruz Kara'nın. Bu maçı boş geçtiler ve belki de en kritik karşılaşmalardan फाइनल्स में biri boş HKH geçti. Ona
geleceğim. Yani özellikle ilk 6 birbirine bu kadar yakınken 7. sırada onlara en yakın ekip konumunda Miramar'lara çok daha büyük bir enerjiyle, çok daha büyük bir şansla geçebilecekken bu fırsatı teptiğini söyleyebiliriz. Kara Esports'un fut oyuncuları ekranlarda Zwolf. Yükseklik olarak çok iyi bir noktada Black Esports oyuncularına doğru bakıyor. Solas Yusuf'u yakaladı. Black Esports onlar ilk kaybını yaşadı. 3 oyuncu rotasyona devam ediyor. Ön taraftaki evlerin içerisine doğru geçecekler. Zwolf'un klasik mekan. Her zaman çıkar buraya. Direkte tepede orada yükseklik avantajı alarak rakiplerini kontrol ediyordu Zwolf. Bu arada Rolex önce Lucky. Sonra Q7. Arka arkaya 2 skordan kazandırıyor Black Esports'la Rolex. Helal olsun. वही KHK यार. Can I be your moderator? No bro. Dezavantajlı bölgede 3 I don't oyuncusuyla need a Black moderator. Esports etrafını sarmış durumda BRX kadrosunun. Manyak neydi gönderdi ve BRX kadrosunun da sonu geliyor. Bir takım daha haritadan ayrılıyor. Evet 5 skora kadar geldiler. Rolex yerde hemen onu kaldırmaya çalışacaklar. ये लड़का ये भी मैच अच्छा चला जाना तो उन्होंने चैंपियन बन जाना Biraz arada kaldı şu anda. एसओजी को भैया अच्छा मैच चाहिए FUT ने निकाल ले तो एसओजी हेल्थ 6 पे आ जाएगी Rolex'i hala yerden kaldıramadılar. Şimdi Manyak oraya doğru geçecek. Şu anda anlık puan tablosunda Festi, S2G herkesi geride bırakıp 117 puana थोड़ा सा kadar डर gelmeye लग रहा है डर başardılar. लग रहा है एसओजी के Acayip लिए bir çekişme var bu takımlar arasında. Şimdi alt tarafta kalan RD ने जो Selebo'nun बहुत गलत फाइट Regnum रही थी Karya'nın bir şansı olduğunu düşünürsek alan içerisindeki takımlara bakıyorum. Selibon alan merkezine çok yakın bir konumda, iyi bir konumda kaldı 3 oyuncusuyla birlikte. Aynı şekilde Regnum Kare kadrosunda da bir split söz konusu. Diğer takımların çevreye yayıldığını söyleyebiliriz. Scarface, Rookie'nin pozisyonuna doğru oldukça dikkatli bir şekilde bakmaya devam ediyor ama Rookie alan dışarısında ve birazdan alan o bölgeye doğru gelecek. Şimdi Rookie keçi düşürdü. Üzerinde yine ciddi bir hasar olsa da henüz keçin garantisini alabilecek bir konumda değil. Eren hemen takım arkadaşı keçin başına doğru geçmeye başladı. Rookie'nin oradan oynarı yok, çıkarı yok. Yok zaten hani batıda herhangi bir takım kalmadığı için UFI Sports'un şu anda üzerine gelebilecek bir kafa da kalmadı potansiyel olarak. Çünkü Black Esports attığı rotasyonla beraber UFI Sports'un da önüne geçti. Hemen UFI Sports'un güneydoğusunda kalan yükselti civarında kaldılar. Şu anda yerdeki oyuncuları kaldırılır ancak şöyle bir nokta var. Eğer bir kez daha हाँ याद है जेफुल को ये इसकी हरकतें ऐसी है आई वॉच when you upload vlogs of your from your Tuesday also from that nonsense वाली stream Az önce bir skor daha çıkarttı. okay Bu arada Manyak bro watching no आपने just वहाँ देखा होगा उसके बाद आप डेली बेसिस पे नहीं आए Legend'ın skorda UFI Sports'ta kaldı. X-Viper tek oyuncuya geriledi. अगर Mumia tek oyuncu रैग yine üst 100 sıralar क्रॉस için कर गए इस oldukça मैच önemli में bir देन karşılaşma. चांस Alt है sırada iddiası सर रैग kalmayan लाइव है अभी takımların भी erken elendiği, erken आईडी dağıldığı मरी थी मुझे लगा son रैग मर herhangi गया izliyoruz. Bir de bakar mısın yani 3. takım, 4. takım, 5, 6. takım. ओके इसके बाद लास्ट मैच पड़ा हुआ है ब्रो इसके बाद लास्ट मैच पड़ा है एलो Çok açık kaldı. अच्छा एस्ट्रोजी है मैं एस्ट्रोजी के अंदर साइलेंस समझ जाता है एस्ट्रोजी क्या कर रही है क्या कर रही है Solkay yakaladı dokunmayı. Hemen skor garantisi alınacak. Bakalım yerdeki एस्ट्रोजी ने अपने लगवा लिए सोलो किल के चक्करों में Çünkü Fest bakıyor. Regnum Kare Esports नाइस bakıyor. नेड İçeriye doğru Ripboy. ये प्लेयर बहुत तगड़ा है यार Bir cevap vermiş oldu. Tornado bombasını çekti. O da çok açıkta kaldı. Etraftan gelen Nice denemeler var. nade. Hamsici bombasını attı. Yarıcana kadar rakibini düşürmeyi başardı. Hamsici de aynı şekilde. उसे रैप bir पकड़ने cana गया kadar düşmüş durumda. Çok या kritik बीबी bir वन होकर savaş. Dördüncü नाइस वन बहुत गलत Selibon नॉक किया görüyor, मैंने Regnum görüyor buradaki savaşı. Kamikaze Nice one. gönderdi ठीक है, Nade'ini ve GG's. Tornado'yu bitiriyor. S2G Sports 3 skor puanına kadar yükselirken Solkay arka tarafta लास्ट düşmüştü. दो Sağ हाँ ayakta इसके बाद şimdi दो मैचेस हैं Solkay'ın ब्रो skor दो garantisi मैचेस इसके takıma बाद kazandırdı. Fest'te sadece bir oyuncu hard Oy, off oy, ayakta oy. ve tepenin kontrolünü 2 oyuncu da olsa S2G almayı başardı. Çevreden Selibon, Regnum Karya. जी फाइनल चल रहा है ब्रो Üç फाइनल farklı चल रहा है takım S2G Fest savaşına dahil oldu. Buradan skorları topladılar ve işte Selibon'un mermileri gönderdiği रैग açıkta बैठी görüyoruz. तो हुई है Buradaki अब savaşa देखो dahil करती oldular क्या है ve 5 skor puanına kadar yükselen bir मसला Selibon ये var. रैंगम ना Kesiyor. ऑलमोस्ट Kamikaze हर yakaladı, मैच में Hamsici tek. जा रही होती Hamsici है tepede लेकिन tek. एक पुश आता है उसी टाइम मर जाती है Çıkabilecekler mi? Alan dışında kaldılar ve yeni gelen güvenli alan रैग का batıya doğru चौथा प्लेयर çekti. कहाँ पे सैक में S2G'nin 3 बंदे yapması बैठे हुए lazım. हैं देखो यार X-Viper'dan क्या Oka, Rookie मैं alan क्या dışındalar, बोलूं देखो Silas क्या alan वक्त dışında. आया उस स्ट्रीम के ऊपर Fest सैक के अंदर Esports'tan 3 hard off बंदे alan बैठे हुए हैं dışında.
tek kişi kalan takımların hepsi दो alan है dışında तीन demeye है kalmadan Rookie'nin yakalandığını, Mumya'nın जोन elendiğini कट गया ओए görüyoruz. होए Evet, होए 9 takım 24 oyuncuyla yolumuza devam ediyoruz. 22. dakika içerisinde lider Ulf Esports 3 skorla 4 oyuncu yoluna devam ediyor ve batıya gelen bu alanla beraber Black Esports'a doğru iyice yaklaştılar. Foot Esports buradaki yükseltiye yaklaştı. Zaten prime noktalardan bir tanesi olduğunu önceki नो alanlarda प्रॉब्लम जॉब söylemiştik. करता हूँ मैं Önemli bir दैट्स bölge वाई burası. ओके 3 takımlık bir savaşa dönüşebilir. यार दरअसल ना मुझे Esports मॉडरेटर की ekranlarda ज़रूरत ही Foot'la नहीं है birbirine çok yakın pozisyonlarda kaldılar. मेरे कौन से इतने İki बंदे देख takımın रहे da होते हैं 4'er oyuncusu var. İki takımın da hedefi ilk 5. Scarface'ten gelen araç içerisine denemeler var. Son 9 takımdayız. Şu an için ayrılan ये ilk बहुत takım. इंपॉर्टेंट फाइट है Sıralamadan FUT puanlama अगर ये turnuva. फाइट विन कर Bir जाती है takım ना daha वो Erangel'e मैच veda को ettikten बहुत तगड़ा sonra कन्वर्ट कर ufak लेगी ufak sıralama puanlarını dağıtıyor olacağız. Kamikaze एसटूजी rotasyonunu बोल्ड yapıyor. Alan मूव içerisine doğru बहुत iyice प्यारा yaklaştırdı बोल्ड मूव kendisini. Kamsici de geldi takım क्या arkadaşı बात है ve भाई क्या benzinliğin बात kontrolünü है S2G Esports almış durumda. Ve içeriye de girmeyi başardılar. Bir alan daha yaşamaya devam मैंने edecekler. बोला दैट Kamikaze'ye denemeler vardı. Aracı hatta एक neredeyse खरे patlayacak noktaya kadar geldi ama में şu an चार Selibon'un yanına पड़े होते burada हैं benzinliğe सही है doğru भाई अब तो gelmeyi, जरूरत girmeyi भी नहीं है मेरी başardılar. जो Ama बात tabii है ki günü kurtaracak bir hamle burası. महंगे Onu da भाई söylemek आपकी lazım. Bir जरूरत ही sonraki नहीं है alanda यार kuvvetle muhtemel dışarıda kalacak. Yani bu kadar fazla ilk 5 potansiyelindeki takımın oyun sonunda kalması ne kadar fazla skor, ne kadar fazla puan alırsan al farkı açamaman anlamına geliyor. Yani şu anda Black Esports 6 skorda belki. यार en FUT वाले skorer फाइट क्यों नहीं ले takımlardan रहे bir यूएलएफ tanesi. के Ama साथ hemen ऐसे तो arkalarında पिंच हो S2G जाएंगे अगर puan जोन aldı, कट गया Fest तो puan aldı. Foot अरे puan aldı, तेरे almaya devam सरप्राइज ediyorlar. अरे तेरे Bu सरप्राइज karşılaşmada eğer ilk 5'te kalmayı बहुत garantilemek ya इम्पोर्टेंट da ये tercihlemek सिंगल istiyorsan मैच net bir फायदा galibiyete तब होगा ihtiyaç var. जब रैक को फेवर Kamikaze'den करे gelen denemeler पहला var. देखा ना E'de FUT के Smoke'u लग गए हैं düşürdü. जब Kafa dışarıyla रैक के Smoke भी लग yerde गए हैं kaldı. Hardoff o da Marso'yu yakaladı. Önce Foot'tan sonra Regüm Karya'dan arka arkaya yerde iki ओहो oyuncu var. Wild Hardoff'u yakaladı ve Fast Esports 8. olarak haritadan वो भी ayrıldı. टाइम होता था अब Scarface ब्लेड Foot'un üzerine बुलाते थे gitmek मुझे istiyor. Swain'i ब्लेड düşürdü az अभी भी önce बुलाता हूँ Silas. लेकिन Alan तेरी dışında हरकतें kaldı yerde ब्लेड buldu वाली नहीं है kendisini. Catch geldi ön bölüme doğru. Wolf UFC Esports लॉस Foot'un FF üzerine gidiyor. MI Vitesi नॉट iyice क्वालिफाई arttırdı. Şimdi मोबाइल लेजेंड Solos'ta नॉट Kane'i क्वालिफाई yakaladı. EWC Foot'la लास्ट işler iyi gitmiyor. रैक Tek bir oyuncu artık ayakta. कर लो Skor भाई garantilerini कुछ bir alıyor Wolf oyuncuları. अच्छा Frozen açıkta, yeri belli Manyak karşısında. Frozen çok açıkta. Frozen atışlarını gönderiyor. टॉप Frozen 5 टीम्स ब्रो Smash'i yakaladı ama बहुत takas एफ geliyor. खेला यार Ve FUT Foot ने Esports FUT haritadan ने ayrılıyor. बहुत ज्यादा İnanılmaz. फजूल Sadece खेला 2 यार skorları var. Sıralamadan da çok az puan ये लो aldılar. रैक गई Sadece bir puan alabildiler sıralamadan. Senin de söylediğin gibi arada kaldılar. रैक 3 देखा ना takımlık bir 4 मैंने savaşa बैठी हुई थी dönüşecek शैक के burası. अंदर Zaten जोन burada कटा है और Frozen बस kaçmaya अल्लाह अल्लाह çalışırken हाफिज हो Black गया Esports इनका oyuncularına yakalanmış oldu. Ulf Esports ise iki farklı cephede savaş vermeye devam ediyor. Hem güneylilerine indiler. और Foot कितना Esports आपको oyuncusunu बहस में bıraktılar. जोन Hem de बाबा kuzey फेवर थोड़ी taraflarında Regüm देगा Karya Esports'a bakmaya devam ediyorlar. प्लेयर्स 7 पता नहीं skora क्या kadar कर रहे geldiler. हैं Son dünya ikincisi Endonezya डे 3 का biletini सेकंड लास्ट zaten bu मैच है maçtan थर्ड önce लास्ट मैच है garantilemişti. डे 3 का थर्ड Perçinlemeye लास्ट devam मैच इसके ediyor बाद 2 liderliği. रह जाएंगे 149 puandalar. 150 puana biraz हमें da लग रहा है एक ulaşacaklar. चिकन की Skor बात है bu लेकिन arada वो yeni एक gelen चिकन करने güvenli के लिए alan लग kuzey पता bölgeye जाना doğru ब्रो çekti. Alan içerisinde sadece Regüm Karya oyuncuları var. Wolf Esports'tan hızlı bir rotasyon göreceğiz. Hemen araçların içerisine bindi oyuncular. Bakalım Regüm Karya'da Wild ve Loxi ikilisi bu pozisyonu nasıl Ya. koruyacak? 4 oyuncunun birden nade'leri gönderdiğini Ya. görüyoruz. Ön tarafta Loxi var. Arka kayanın arkasında Wild. Wild üzerinde ciddi bir hasar. Ön bölüme doğru ये şimdi 2v4 yaklaşmaya başladı. निकालना Wolf oyuncuları. फिर हम लो Rolex Loxi'yi düşürdü. Wild tek başına कर लो kaldı. बातें Kayanın arkasından az çok haberdar Wolf oyuncuları bu bölgeye doğru nade'leri göndermeye devam वो ediyorlar. हेलो Wild Eren'i düşürdü. हेलो Skor garantisini de हेलो alıyor. यूएलएफ की मार Regüm गया वो Karya'nın 5. skor puanını उई। çıkarttı ama gelen nade'ler sonucunda Eren'in जैसे आ रहे थे ना intikamını ओपन में ही aldı. वो उसने 1v4 भी कर skordalar, देना था 150 इसमें puandalar. Belki de galibiyeti alacak takıma karar vermiş olabilir az önce aldığı skorla beraber. Ama tabii ki hala ओए होए pozisyonel होए olarak SLB avantaj लाइव है अभी भी SLB Ulf लाइव है Esports'ta kalacak. Yine alan içerisinde kalan bir Black Esports. FUT का चिकन आ गया वो FUT कह रहा हूँ yavaş ULF hareket का etmesi lazım. Sanırım bir FUT oyuncuların ने तो olduğu हक nokta गया alan ब्रो içerisinde. प्रॉपर Diğerleri हक onun गया yanına katılacak. S2G oyuncuları hareket edecek ve tabii ki K2K'de tek başına kalan Wilzy de hareket etmek zorunda kalacak. Bu karşılaşma sonunda eğer Black Esports galibiyet alırsa Endonezya hayırlı olsun. Ulf Esports'a zaten hayırlı olsun diyoruz. S2G eğer buradan ekstralar çıkartırsa Fest ile, Foot ile, Selibon ile araya açmaya devam edecek. Selibon da gelecek. Selibon da gelecek. Onlar
Yani 8. sırada başlamışlardı Evet. bu mücadeleye. Kara'nın altında başlamışlardı bu mücadeleye ama aldıkları 5 skorla birlikte şu anda 7.lik koltuğunda oturuyorlar. Ve buradan eğer iyi sıralama puanları elde edebilirlerse üst sıralara doğru, ilk 5'e doğru iyice yaklaşacaklar. Black Esports arka tarafını kontrol etmeye devam ediyor ama Wilson'in skorunu Senfoni aldı. K2K haritadan ayrıldı 5. olarak. Kamikaze'ye doğru Freedom nade'ini gönderdi. Hamsici Kamikaze ikilisi hangarın etrafını sarmış durumda. Selibon oyuncuları bundan haberdar, içeri tarafa doğru nade'ini gönderdi Kamikaze. İyice yaklaştı iki isim. 3'e 2 bir savaş izleyeceğiz. Hangar etrafında sisler gönderiliyor, yanıcılar gönderiliyor. Ön tarafta bir yanıcı var. S2 oyuncularının hızını bu biraz kesti. Nade'leri göndermeye devam edecekler. Yanıyor. Hamsici'den sürpriz bir hamle var. İçeri tarafa doğru girdi ama kesiyor. Hamsici'yi yakaladı. Belki de elinde silah olsa orada bütün Selibon oyuncularını yakalayabilirdi ama elinde nade kaldı Hamsici'nin. Kimsenin beklemediği anda içeriye girdi Hamsici ama Selibon fark etti ve skor garantilerini aldı. ब्लैक ने क्या S2G कमबैक dördüncü किया? olarak ब्लैक ने भाई ayrıldı फुल haritadan. टपा टप वाला Büyük कमबैक hata किया. geldi. Evet, hala avantajlı taraf Selibon'da ama gerçekten rahat क्या skorlar नेड मारा verdiler. यार. Rolex güzel bir nade attı. Keçi yere çekmeyi başarıyor. Eğer burada galibiyet gelirse Black Esports SLB için bahir artık günü ya ari. Endonezya konusunda Hala SLB ने konuşmaya अब başlayacağız gibi दबा duruyor. दिया. Maniac yerde, onu kaldırmaya çalışacaklar. मुझे लग रहा है Aldı garanti SLB ये Freedom. ले जाएगी Oyun चिकन. sonunda yine Black var. Oyun sonunda yine Uf var. Büyük finallerde 3. güne Black damga ince vuran oldu iki ya. takım. Bu sefer yanlarında Selibon galibiyeti almak için mücadele edecek. Kistio neydi Güzel. gönderdi. Koşu yoluna. Rolex yerde. Garantiyi aldı. Black Esports. Tek oyuncuya SLB geri का भी dönesi अच्छा 5 मैच है kendisini यार. yere attı. Uf Esports yerden oyuncularını kaldırdı. SLB का ले जाएगी, 3'e SLB 3 ले bir oyun जाएगी. sonu bizleri bekliyor ama tabii Black Esports oyuncusu Svesh'in hangi takıma doğru hamle yapacağı da çok kritik. Evet, Okey, kesinlikle öyle. ULF वाले Bakalım वो galibiyete जोन karar में verecek जगह o बना रहे mekanizma हैं. kendisi olabilecek mi? Catch aracını biraz daha açık bir noktaya doğru çekti ve arkasına doğru yattı. Nice Switch'e doğru nade. bir nade denemesi var. Bakalım başarılı olacak mı? Hayır. Kisu tarafından o düşürme alınamadı ama mermiler gelmeye devam ediyor. Solus'tan gelecek o mermi. Ulf Esports skorlarına bir yenisini ekledi. 9 skorla oyun sonuna geldiler. Selibon için kritik puanlar bunlar. Eğer kalan 3 skoru alıp bir de sıralama puandan ekstra 4 victory ya. alabilirlerse onlara ekstra 7 puan getirecek. Bakar mısın, 10 skora kadar geldiler. Yani 16 puan garantilendi. 19'a doğru koşuyorlar. Oo, Ya. Senfoni'den güzel bir nade kilidi açtı Oo. Senfoni. Pozisyon artık 3'e 2. ULF का थर्ड नंबर Etkisiz देखो bombasının सेकंड. arkasında kaldı. Senfoni çok açığa çıkacak şu anda. और Selibon देखा 1v2 oyuncuları. कर सकता है. Scarface स्क्रैप Kistio'yu नाम है ना düşürdü. यस. Scarface kalktı ayağa. Ön tarafta वो tek लोग başına क्या ama yakın खप गया mesafede इसने. Freedom pompalasıyla ULF का एक 1v2 Scarface'i कर सकता yakalıyor. है. Arka tarafta Keç ब्लैक नहीं düşürüldü. किया, नहीं किया Selibon, ben. Sıkıntı bir Selibon मैच Keç पड़ा हुआ है. düşmemiş. Keç düşmemiş. Ortalık hala karışık. Ne Scott. oluyor? 2'ye 1 pozisyonda Keç. Kaptan 2'ye 1 pozisyonda galibiyeti alabilecek mi bakalım? Nice. İlk rakibi Senfoni'yi düşürdü. Pozisyon artık Usine 1'e 1. open ana. Turnuvanın yükselen yıldızı Freedom. Karşısında tecrübeli isim Keç. Bakalım hangi taraf galibiyeti alacak? Ulf mu Selibon mu? Senfoni'nin garantisi için Keç zorladı pozisyonu. Freedom Solus'u düşürdü. Var नहीं Şimdi मानना. artık वही haritada बताओ कौन सी sadece टीम iki चिकन oyuncu निकाल var. लेगी. Kim ortaya daha yakın? मुझे लग Kim रहा है daha SLB erken निकाल hareket etmek जाएगी. zorunda? Freedom biraz daha yakın gibi ön tarafa. Önünde herhangi bir cover kalmadı. Sürünmeye devam ediyor. Açık, Freedom açık. kalktı ओए ayağa. गलती Keç गलती pozisyonunu कर gördü दी. अच्छा rakibinin. गिली सूट है Freedom इसके nade'i बाद. çekti. Pimini Nice koparttı. nade. Keç'e doğru gönderdi bombasını. Yakın Freedom kalktı ayağa. Keç önünde ve SLB Freedom निकाल गई turnuvanın genç yıldızı takımına bir galibiyet daha hediye ediyor. भाई रे Günün son रैक पूरा erangelinde, ट्राई करिए turnuvanın क्वालिफाई son ना हो. erangelinde kazanan जो Selibon बात है. Esports oluyor. Çok kritik पूरी bir karşılaşma कोशिश की जा kazandılar. रही है इनकी Yüksek तरफ से. skorlu bir galibiyet aldılar. Selibon'u tebrik ediyoruz. Ağzına sağlık. Müthiş bir पूरी ही karşılaşma. पूरी Yani कोशिश Uf की जा रही Esports है. artık bileti kestirdi. Black Esports için aynılarını söyleyebiliriz. Selibon yukarılara tırmanmaya devam ediyor. Ben genel puan tablosunu çok merak ediyorum. Gidelim yan tarafa. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Sunum masası efsanevi bir anlatımla beraber günün son erangelini noktaladık. İşler iyice kızıştı. Çok güzel bir Selibon galibiyeti var abi, neler Yani düşünüyorsun? çok kritik bir noktadaydı. Yani ya yarıştan kopacaklardı, tamam mı devam mı maçına devam dediler. Yani bazı takımların şansının çok SLB निकाल गई derecede बॉय. azaldığını SLB ने düşünüyorum. बैक टू बैक. हाँ इसका मैच तो अच्छा गया है वैसे. Maçı çok iyi istediği puanlara ulaşamadı. Yani Regnum Kare bir 5 skor falan aldı herhalde. Karada o da yoktu. Evet. 5 skorlar falan kurtaracak seviyede değildi. Birazdan göreceğiz onları da. Son mücadele gelsin ekranlara. Yani Burada- çok heyecanlı bir maçtı. Ulf Espor'a da hayırlı uğurlu olsun. ULF का पोस्टर बनाने दो यार. Tabii, डिस्टर्ब ना tabii. करो Ya zaten प्लीज. onların ilk 5'ten düşme ihtimalleri yok. Hatta şu Hatta anda ben bu- şampiyon bitireceklerini de tabii bu düşünüyorum. saatten sonra zaten bu puan farkıyla ilk
hani belki bir takım, ikinci olan takım geri kalan iki karşılaşmayı kazandı ve puan çekemedi. En kötü ihtimal ikinciliğe düşüyorlar. Yani Yani o bakalım. yüzden Esports'un herhangi bir şekilde salacağını düşünmüyorum ve maçın en değerli oyuncusu, son pozisyonunda yıldız ismi Freedom, 6 skoru 931 hasarıyla beraber yani onlar low'da kaldılar. Evet. Bir hangar grubunda uzun süre hayatta kalmaya başladılar. Bir önceki karşılaşma da aynıydı. Selibon alanın ortasında öyle pozisyonları alıyor ki pozisyonlar iyi olmasa bile güzel bir timingle beraber top 3'e sokuyorlar kendilerini bir şekil. Orası öyle. Ya bir de şey söyleyeceğim. O bileğin geçtiği çukuru genelde kimse tercih etmiyor. Girdi mi çıkamıyor çünkü. Bilek de oraya geldi ama sonra tutamadı. Şöyle hem foot tarafının olduğu taraf hem de Evet. Regnum Karya'nın tarafı baskı yapınca orada çok fazla tutmak kolay Orası, olmuyor abi açıkçası. ben mesela orayı çok severim. Hep oraya giderim. İşte Ben oyun oynarken. aynen. Çok hoşuma giden bir yer Çok orası. kolay baskı yiyen bir yer Evet. aslında orası. Maç istatistikleri de karşımızda. Freedom, daha doğrusu Selibo'nun maç istatistiklerinde bir dominasyonu var. Rippo'yu görüyoruz ve Lost'u görüyoruz. Ya S2G'ye de bir parantez açalım istiyorum çok abi. kritik, yani şöyle bir şey. S2G'ye parantezi şöyle bir bağlama yapacağım. Buyur abi. Ya Selibo'nun galibiyeti aslında kıl payı geldi. Nasıl? 115 points SLB. Hangara Tyson bro, daldığı zaman wait. elinde bomba What mı is your kaldı? real name? Mohammed Muneeb Silahı है mı यार. Çekemedi değil mi? Bir Bir türlü olay şeyler oldu. oldu. 5 teams Yani- qualify होंगे भाई, ये WC Yani कैसे qualify Aslında करेंगे çok मुझे iyi अभी तक oynadı समझ नहीं आया S2G bro. orayı. Evet, Çok evet. güzel यार smoke'lar attı. Çok güzel nade'ler आपको अगर attı. वीडियो से समझ Freedom नहीं ve आया ना, Selibo'nu inanılmaz ये PMG hapsettiler. खत्म होता है ना, Tepeden मैं gelen आपको atışları da समझा bir şekilde दूंगा coverlamak properly. için içeriye doğru daldı. oynadılar. Orada Bir türlü elinde olmadı. bomba kaldı. Ya bombayı değiştiremedi ya bir an bir şey oldu. Basamadı tuşa ya da bastı zannetti. Ya bir olay oldu orada ve silahı çekemedi. Evet, bir türlü Çekse, yapamadı. bir tane knock alsa orada, baygın vardı herhalde galiba. Yok, Birini mi knock yoktu. Knock kaldırıyorlardı? yoktu ya. Ben yanlış Dipte bir iki hatırlıyorum. kişi vardı Evet orada. vardı evet ama knock Oraya bir değildi. tane patlatsa mesela S12'siyle, bir tane knock alsa zaten Canlar alan çok azdı. itiyor. Canlar Alan çok itiyor. azdı evet. Hani oynamak zorundalardı. Maç sıralaması da acayip. ekranlarımızda 13 skorlu bir galibiyet. Esports'tan da bir 11 skorlu ikincilik. Black bir şekilde 13 puan toplamayı başardı. Çok iyi oyunlar, ekstra oyunlar geldi onlardan da. S2G 9 puan. K2K 8 puan. Regnum Karya 2 sıralama 5'te skorla beraber 7 puan aldılar. Fest 5, Foot 3. Ya Valla- Foot nasıl 3 puan aldı ya? Vallahi How Nasıl üç puan are you? aldı? da aslında iyiydi ama o M25 savaşları bro. bir türlü iyi veremedi. Ya bak İda gitmişken Foot'un çok güzel bir avantajı varken इस bütün 7th edge of June का मैंने onlardayken 25 का bu होना। maçta 10-15 puanlık bir maç bir türlü çıkarsaydı Foot da açamadılar. Ulf önlerini iyi kesti Evet, orada. ama Yani Ulf'un çünkü Scarface çok iyi yılanladı bu arada. formda olması Ulf'un A- o da birazcık. Ama buna biraz bence Foot müsaade etti abi. Orada diplerinde yakınında olan Şuraya takımı baksana, vurman lazım 126, 125, 124. Evet. Vay ULF का पोस्टर बन गया, Arkadan let's go, gelenler let's go, 115'ler let's go, puanda. let's go. Yani 33 puan en yakın olası rakipte. bir galibiyet alırsa 8. Kara, Regnum, Asgard. अगर ULF की बजाय कोई और चैंपियन आया ना, बट डंडा ही है फिर तो। Hani son maça bir ihtimal bırakırlar. Evet ama yani bilmiyorum da bence son saniyeye kadar ilk birinci tabii ki de aldı yürüdü gitti ama 2, 3, 4, 5 koltukları hiç rahat değil. Son ana Kesinlikle. kadar hiç rahat değiller. Yani İda'yı düşünüyorum. İda 2 maçı da boş geçerse birden 6.'lığa düşebilir. Hatta 7'ye bile düşebilir. Evet. 7'ye kadar yolu var o 7'ye işin. kadar yolu var senin de söylediğin gibi. Yani bugün bir türlü açılamayan Foot Esports. Zaten güne kaç puanla geldi Foot? 102 Öyle bir şey. yani Ya Foot. bugün aslında şöyle Fut hiç yok. bir yere kadar oynuyorlar. Kırılma anında Evet. yanlış oynuyorlar. बस Veya आलू कोई bir भी yere चैट नहीं पा रहा bakamıyorlar, मैं। eksik kalıyorlar. Problem çıkıyor. Ya Kara'da benim bu turnuva बस finali पढ़ता हूँ चैट। içerisinde en büyük gördüğüm sıkıntı kesinlikle oyunun orta bölümünü atlatamıyorlar. Oyunun orta bölümünü 4 kişi atlattıkları oyun zaten iyi geçiyor. Ama oyunun o orta bölümünü 4 kişi atlamakta ciddi sıkıntı çekiyorlar. Ve hayatta kalanların birçoğundan ismi de Poser'la başlıyor. Yani önce Poser, sonra yanına birisi. Sıkıntı değil mi bu durum? Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Şimdi Poser'ı şey için söylemiyorum ama hani yakın dövüşü diğer oyunculara göre daha zayıf olduğu için o hani çıkılmayacak pozisyonlardan çıkartabilecek bir durumu olmuyor. Diğer mesela CEO kalsa birebiri alır. Ama Poser kaldığında birebiri her zaman alamayabiliyor. Ki बन गया bunun ULF birçok का şeyini de पोस्टर बन gördük गया यार। aslında. Diğer oyuncular da öyle. Ben hani açıkçası Fragger'ların performansını zayıf buldum. ओह, क्या Yani हालात Hayatta चल Kara रहे हैं। kalma Esports'ta kısmını zayıf buldum.
Peki Marso'nun gidişi çok etkilemiş mi diyorsun? ओके Yani फास्ट हैश Marso da 5 aslında पर है, hayatta kalabilen bir oyuncu FUT değil. 15 पे, Peki SLB yani 115 पे bakıyorum yani आखिर Kara Marso 8. kolay. Regnum Kara 9. Yani yok şöyle bir eleştiri yapılamaz bence. Ya siz 30 Marso'yu प्लस का sattınız. डिफरेंस Yani है, şimdi ben diyelim इजी Kara नहीं है, taraftarıyım. इजी Ya नहीं Marso'yu है, nasıl sattınız नामुमकिन da नहीं Real है, aldınız. मुश्किल Ama बहुत Marso'ya है, benim takımımda hala हालात var. बड़े माड़े हैं, देखो क्या Yani- होता है. 8. diğeri 9. Ha yani bir şey yok yani. Çok bir ehemmiyeti yok Başka yani bir olayın. sorun var diyorsun. Başka ब्लैक bir sorun एल हो var. जाएगा, ब्लैक चैंपियन Evet. बन गए. Hayatta önemli. kalmakta जिस तरह sorun कह रहे मैं तो yaşıyorlar. भाई फिर Regnum चंडे ही Karya फेंकूंगा बस. hamle yaparken mesela yapmaması gereken hamleyi ya bu bizim ölüm kalım maçımız deyip Evet. yapma isteği Doğru. geliyor onlara. Ya Yaparken bunlara ölüyorlar. bence en büyük örnek S2G. S2G'nin Fest'le olan bir fight'ı vardı. Yani orada Hamsi'nin o içeriye girip orada Fest oyuncuları oyalaması, bir oyuncu kaybetmesine rağmen S2G'nin ısrarla içerideki fight'ı hızlı şekilde atmak isteyişi. Yani S2G aslında orada çok büyük bir dönemeçten çıktı. Orada herhangi bir puan alamayıp elenebilirlerdi. Oradan puan çekip bir de benzinliğe kendilerini attılar Evet. ya. Hani bu bir ekstra aslında. Hamsi Kesinlikle. aslında orada içeride ekstra attı. Vallahi, Sonrasında iyi denediler. Belki de orada Selibon'u eleyip galibiyete onlar gidebilirdi vallahi ben yani. bu Ekstra final oynuyor. performansında Hamsici'yi de beğendim. Evet, Hamsici Yani çok iç yerlerden çıkarıyor takımına. geçmişteki performansına yaklaşamadı henüz. Hı hı. Daha var ona. Ama son dönemlerdeki Aferin oyunları balık. bence iyi değildi. Son dönemlerdeki o performansı bence iyi değildi. Son dönemlerdeki performanstan çok uzak hale gelmiş. Orayı kötü şeyin üstüne sanki sünger çekersin. Onun gibi olmuş. Gerçekten güzel oynuyor. Ve ekstraları var gerçekten. Evet. Yani zor pozisyondan çıkartıyor. Kara tarafıyla da alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Marso'nun gidişi kayıp mı? Kayıp. Real'a göre kıyas edersek ben Marso'yu tercih ederim. Ama dediğim gibi çok bir fark yok. Marso'nun hani şu an Kara'nın ekstra çıkaracak oyuncuya ihtiyacı yok. Şu an Kara'nın yaşamasını bilen oyuncuya ihtiyacı var. Şu an problem bence burada. Yani oyuncular bir yere aldıktan sonra yani mesela bir örnek verelim Mantar oyunu. Mantar oyununda öne Sion'un çıkışı tesadüf eseri yaşadı. Yani oraya bir çıktı zaten yani. sonra bir nade yedi. Nade Arabadayken. yedi. Evet. Yani ilk başta zaten yemesi lazımdı. Tesadüfen hayatta kaldı. Ya bunları yaparken hani skor alalım. Kolay mı aman nak yiyorlar diyorsun yani. Aynen bu Anladım. problem var. एक और टीम चैंपियन बन चुकी है Hemen वेस्टर्न sıralamayı यूरोप tekrar- की. Olabilir, Olur, görebiliriz. olur, Zaten görelim. kritik. Hani bizi görmelerinin çok bir manası Aynen. olduğunu düşünmüyorum. Koca iki tane adam. Aynen. Yani takımlar burada fanlar daha doğrusu yani izleyen Yani puan izleyicilerimiz tablosunu görmek daha puan- çok arzularlar. evet yani şu an puan tablosu da çok karışık. Ulfi Sports fanları severleri diyeyim fandan ziyade. Ulfi Sports severler çok mutlu. Amigo bağırıyor. Geç diye. Amigo bağırıyordur şu anda. Buradan Ortalığı da yıkıyordur. selam olsun Selam olsun kardeşime. Amigo'ya. Ortalığı yıkıyordur. Yine bir Endonezya. Sever. Biz Götürmediler mi peki Amigo'yu? Ben buradan gaza getiriyorum. Ulf yöneticilerine Amigo'yu da götürüyorlar Endonezya'ya. Hasta oluyor yine hasta oluyor. Ben bilmem de o oraya gider mi bilmiyorum. Çok mutlu olacağını sanmıyorum. Ben de zannetmiyorum. Yine bir Endonezya yani- macerası bekliyor Ulf Hani bana Esports'ta. sorsalar hani bir iş yoksa iş. मैं इस क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं इस पर देखना Endonezya. छोड़ दूंगा Para ver AWC से. cebime doldur anca öyle Allah gider. AWC Allah. तक. Abi seninle sabah kahvaltıda yediğimiz makarnayı देखो यार क्या hatırlıyor musun? होता Ben है. sabah kahvaltısı. डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा भाई, ayakları 30 ki- पॉइंट yani 35 olan, पॉइंट का डिफरेंस deme. है और दूसरी kızarmış टीमों ने भी tavuk पॉइंट gördükten निकालने हैं, sonra- तो deme. एवरेज निकाल zaten के tırnağını एवरेज kesmişler लगा के adamın. चलो 40 पॉइंट Deme, चाहिए deme. Bunları gördükten सिंगल sonra मैच o में, फिर yani जाके कह Endonezya सकते हो. bana, yeterince Başka uzak şeyler tercih kalabilir. ederiz. Başka Yok, şeyler hiç yemeyi ne tercih gerek ederiz. var buradan Endonezya uçağı. Niye Neydi? Bir Ha, fake yedik, bir fake fake yedik, yedik. bir fake yedik. İda, Maç başlıyor sandık. bugünün iyi olmayan takımlarından bahsetmek istiyorum abi. Foot İda. Evet, Ben İda, söyleyeyim. İda çok kötü denir mi? Kötü ya. Çok kötü denmez de kötü. Evet, iyi durumda değiller. Yani kaç puanla başlıyor? Bize hemen dönmeyecekse ben bir kontrol edeceğim. İlk karşılaşmada fena olmayan bir oyun sonu görmüşlerdi. Sonrasında İda'yı çok fazla görmedik. Ama bugünün senin de söylediğin gibi, hatta sunum masasının da söylediği gibi domine iki takım var. Birisi Ulf Esports, diğeri Black Esports. Evet. Onlara yakın şekilde iyi olarak Hocam, ilerleyen bir 104'le S2G başlamışlar. kötü. 22 puan toplamış İda. 4 karşılaşmada 4 22 karşılaşmada. yetmez şu anda top 5 için. Ya 5,5 Evet, civarı bir evet. puan toplanmış. Çok iyi Hatta değil. merak ettiğin puan varsa Foot da 100. Fest o da kötü. 102 Kaç? ile başlamış, 118 olmuş.
Ben hemen böyle haberleri vereyim. Foot ben- 103 ile başlamış, 115 olmuş. O da çok 12 kötü. puan. O da çok kötü. Selibon? Selibon 79 ile başlamış, şu an Oo, 115'te. 44. Yani iyi gidiyor şu an. Yani Kara क्या Kara बंदा Espor 71 ile başlamış. Kara şu an 97. Yani Onlar da çok iyi durumda. 26 puan. Yanlış ortalama demiyorsam. yani. Çok iyi sayılmaz. Yani Evet. ilk 5'e yetecek puan değil O zaman diyelim. bugünün damga vuran ismi Regnum Ulf'dan Black. 67 ile başlamış, 89, 21 puan, 22 puan var. Onlar da iyi. Yani Onlar da 22 iyi puan bunlar ortalama puanlar. İlk 5'e atmak için yeterli değil. Yani bugünün en kötüsü kim diye soracak olursan galiba Fest midir? Fast Food X Viper gibi duruyor. Evet. X Viper 27'den 38 olmuş. Evet. Yani o 11 puan, Fast 12 puan, Food da 13 puan. Asgard da ilerleyemiyor. Bir Ha, türlü bugün sonunu ilk gün getiremiyor olmuş Asgard'da. olsaydı şu an son sıra X Viper, hemen onun üstünde Fast, onun üstünde Food olacaktı. Yani Enteresan. diğerlerine bakmadım tabii şimdi. Ya çok daha emin çok değilim. riskli olan takımlar üstünde sen konuştun. Bir de X Viper Şimdi çok Ruat falan ne gözümüze yaptı parça. çok bilmiyorum yani. Evet. Bakmadım. Daha çok gözümüze çarpan takımlardan bahsettin abi sen. Genel puan sıralaması tablomuz bu şekilde. Son iki karşılaşmaya geçeceğiz. İki tane büyük haritamız, Miramar'ımız var. Miramar'ları iyi oynayan takımlar var mı? Asgard fena oynamıyor açıkçası. Vallahi Yani Regnum ne yapar ne eder bilmiyorum ama şimdi baremi 118 win olarak lazım. düşünürsek iki win tane lazım. galibiyet lazım. Ya şu an orta potadaki diyelim 80 puan ve üstündeki takımlardan bahsedelim abi. Net 2 win Alt lazım. tarafın zaten ihtimali yok. 2 win lazım. 2 win bile yetmeyebilme ihtimali var aşağıdakilerin. Evet. Ya mesela Kara'ya 2 win yeter mi? Yeter bu puanı düşündüğünde. Regnum'a yetmeyebilir. Regnum'a yetmeyebilir. Fut'a bir win bile yetebilir. Ne bileyim Fest bir galibiyet alırsa zaten direkt garantiler gibi Evet. bir şey olur. Bilmiyorum. Buyurun yönetmenim bir daha. He tamam pardon. Bir şey söylüyor sandım da. भाई आप अपनी प्रेडिक्शन दे bu 40 şekil. टॉप 3 कर लेगी या Yani नहीं günü इंशाल्लाह कर değerlendirmemiz लेगी ब्रो gerekirse इंशाल्लाह abi söylediğimiz gibi iki takımın Ben dominasyonu burada bir vardı. eksiklik görüyorum. Ben gösterdim demin. Fanlarımız yok. Fanlarımız yok. Fanlarımız yok. Ben de diyorum niye piştim? Bu fanlarımız nereye gitti ya? Fanlarımız Emek nereye var gitti burada ya? bak, alın teri, emek Alın teri var. Evet. Bak ben parlıyorum. Parlak bir çocuğumdur. Geleceğimden daha parlak bir Şurada- alnım var şu anda. Bak tepemizde 3 güneş, Her çaprazda 2 tarafımız güneş. güneş. He, Turnuvanın turnuvanın MVP'si. MVP'si. Finalin. Valla açıkçası şöyle söyleyeyim, MVP ile alakalı değil de Molodo'yu ben 5 çok स्लॉट है beğendim. तुर्की की 5 स्लॉट है बॉयज Freedom'ı çok beğendim. Bu ikili bence turnuvanın यार göz bebeği. काइंडली थोड़ा सा कोऑपरेट Hani किया yeni करो मैं ना çıkan, साथ साथ अपना ortaya काम भी कर रहा होता हूँ Yusef, पोस्ट वगैरह का Yani तो Tornado biraz, ऊपर नीचे हो Evet, जाती हैं Tornado. चीज़ें ठीक है ना K2K'den Wilzy. Evet. Biraz. इससे मैं ज़्यादा İsmini फोकस bolca से नहीं söz वो कर रहा ediyoruz. था Yani bu Doğru. 5 oyuncu yeni çıkanlardan diyelim. MVP'yi bilmiyorum da Zubov bence iyidir diye düşünüyorum. Ama puan olarak düşündüğünde çok puanı var şeyin. Ulf'un. Çok puanı var yani Ulf'un. Skorlar çok dengeli dağıldı mı bilmiyorum ama Eren çok almış hepsi olabilir. çok vuruyor ya. Eren'de de Hepsi bugün çok ben bir vuruyor. performans düşüklüğü seziyorum. Evet. Arabayla dolaşırken gitti diye mi öyle मीना yargılıyorsun? का भाई मीना 15 16 Ama 17 abi को है bence o... İki kere gitti. Ha, İki kere iki gitti. kez gitti. Ben o hamleye bir şey diyemem ama कैसा नवा bir türlü कैसा nade'ler çekilip geri iptal edildi मीना hatırlıyor musun? मीना हो रहा है वो लीग स्टेज हो रहा है तो इसका फायदा नहीं है यार مغاب 7-1 ना वो आई थिंक कैसा नवा खेल रहा है Orada bir olaylar var. Çünkü yani ilk dolaşışında वो वैसे भी लीग स्टेज और फाइनल देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मीना info का yanlışlığı oldu. अगर आप लोग आए Şeyde de तो bir problem yaptı. 4 kişi seninle anlattığımız bileğin मीना का लीग स्टेज aldığı चल रहा है यस o ब्रो çukurda dururken açıkta orada nak Doğru. verdirdi, kendini Doğru, çektirtti. doğru. Mesela. Orada kötü bir nak vermişti. Niye? Mesela. Ama şöyle takım भाई iyi, आप अपना takım iyi साइट oynarken क्यों नहीं böyle बना bu लेते tarz साइट hatalar oluyor मतलब biliyor musun Ya abi? oluyor Bak da- takım kötü oynarken Eren yapmaz bu hataları. Eren takım kötü oynarken hep sıyrılır. Demek ki takım iyi oynarken de biraz şımarıklık mı diyelim abi Satma tabiri hakkı mı uygunsa. Ya şöyle abi ben kendi yerime koyuyorum. Benim takımım 150 puanda. Tabii ki de bir uyum içerisinde oynuyoruz. Her oyun sonunu görüyoruz. Ama her oyun sonu görülürken de biraz kaşıntı Bu oluşuyor arada abi bir şey insanda. daha öveyim mi? Ben buyur abi. Forrest'ı döveceğim. Oo, övemedim, 15 övdüm to dedi. 15 Miramar से तो geldi. PMGO भी geldi. Miramar geldi. 15 से 5. तो PMGO भी karşılaşmadayız. Söz sunum यस masasında. PMGO C PMGO साउथ एशिया PMGO मीना सारे इकट्ठे हैं Genel sıralama. तुर्की स्टार्ट हो गया बॉयस Bugün bunu अब ये ना कहना भाई इंपॉर्टेंट मैच है आरईसी के लिए आरईसी के लिए पिछले 4 मैचेस भी इंपॉर्टेंट थे पेज गूगल पर मेरा वो तो है ना इंस्टाग्राम है ना इंस्टाग्राम Şu an için ilk 5
için iddialı. Ya मेरी 8'den कौन सी 1'e इतनी gerilebilir. ऑडियंस है कि Hala लोगों 2 ने tane मुझे वेबसाइट karşılaşma पे देखने olduğunu जाना. unutmamak gerekiyor. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Bütün takımlarımıza hepsine bol şans dileyelim. Ve Miramar uçağını Evet. görüyoruz. Haritayı neredeyse yarıdan kesen bir çapraz uçak söz konusu. Bakalım ilk güvenli alan nereye doğru atacak? Yani tabii ki çok rahat bir uçak var karşımızda. Bakalım takımlar herhangi bir yakınlaşma içerisine girecekler mi? Çok kritik bir maçın içerisindeyiz. Artık son iki karşılaşmada birbirine oldukça yakın olan taraflar var. Son iki maçta belki de fişi çekip Endonezya biletini kestirme potansiyeline sahip takımlar var. Özellikle hani bunu 4, 5, 6, 7 ज़्यादा olarak इम्पोर्टेंट da मैच nitelendirebiliriz. Üst क्या लगता है sıralarda बॉयज kalmaya devam eden हो ekip पाएगा var. आरईजी का कमबैक Genel puan tablosu ekranın sağına geldiğinde ब्रो बनाओ तो पहले önemli bir दे şekilde होंगे ना konuşabiliriz ve होगा क्या उससे लाइक Bakalım. पेज बनाने से होगा Bakalım. क्या Güneyinde Road Salvation ortalığı şu anda bulundukları क्यों मुझे noktaları इन्फो नहीं है ना इससे biraz रिलेटेड batı çıkışı diyelim. Ana yol üzerinde. मैं Orada पेज बना लिया उसके बाद होगा क्या ama yani böyle ये rahat देखो verdiğini ये दोस्ती Enteresan bir rotasyon var हम burada. नहीं छोड़ेंगे Rotasyon, motor rotasyonu तोड़ेंगे devam हम ediyor. मगर Road Salvation ve K2K arasında bir yakınlaşma tabii. Genel sıralamaların en नाइस azından üst kısımlarını çok da तेरी खैर ilgilendirmeyen क्या bir savaşı izliyoruz. K2K Sarp'la अरे birlikte गन्नात skor में aldı अच्छा ama खासा स्ट्रेस पे था Viz ve Sarp'ın बैग ikisinin लूट ön करने की alanda पड़ी हुई है görüyoruz. ऐसे 2'ye 1 değişim söz konusu. 2'ye 1 hatta bir değişim söz konusu ama Yekta Ovnur P'ye düşürdü. Garantiyi de aldı. 3'e 1 oldu şimdi bu değişim. Road ऐड वगैरह kadrosundan से sadece पैसे bir आते oyuncu हैं full ayakta. Artık वेबसाइट Road की ऐड için से de ufak ufak कितना turnuvanın पैसा आता sonu मुझे बताओ ना पहले geliyor अगर पैसा diyebiliriz. ज्यादा आता तो सोच yani लेते हैं yapacak अगर çok fazla bir Oo. şey yok यूट्यूब diyecektim. सोशल मीडिया वाला हिसाब है Güzel तो फिर atışlar. इतनी एफर्ट क्यों İlk डालनी yere है çekmeyi başardı ve hemen skor ओ लो garantisini जी aldı. उसे नॉक फिनिश कर दिया Yan tarafa doğru geçiş yapacak. Dediğin gibi yani üst sıraları çok fazla Tabii. ilgilendirmeyen bir nokta. Şimdi üst sıraları अगर कुछ प्रमोशन ilgilendirirse करना हो belki तो bir वो तो takım सोशल hakkında मीडिया आज के çok दौर में açık şeyler वेबसाइट नहीं आप konuşacaktır ama आज के दौर में konuşacak आपके पास konu सोशल मीडिया है ना आप सब कुछ कर çıkan bir सकते हो savaşta Ama da etkilemiyor tabii bu da ki. tabii dengeyi değiştirebiliyor. Tyson Şimdi no bro second potansiyel last match it's a second olarak last match alınabilecek 5 tane skor, üst sıra takımlarının burada çıkartabileceği 5 tane skor gitmiş durumda. Haritadan ayrılmış durumda. ये अंदाजा Bunu bir लगाओ önceki karşılaşmada analiz masası अगर şöyle चिकन oturmuştu. करती है आरईजी Bazı sıralar 15 पॉइंट्स के erkenden साथ agresif bir şekilde oynayıp तो ön 115 darbeler हो yapıp जाएंगे savaşlar verip elendiği zaman üst sıra takımları ayakta kalıyor. You Son left 10 today takımda 1 diyelim 3 ki 2 3 üst sıralardan 7-8 tane takım ayakta kalıyor. Evet. Bu da biraz o düşüşleri, çıkışları engelliyor diye bir yorumları olmuştu. Kesinlikle kesinlikle öyle durumlar var. Mesela şimdi K2K tarafından bahsedersek onlar रग वर्ग Çanakkale ये civarlarına यस doğru gidiyorlar mesela normalde. Şimdi bakıyorum eğer Çuma'ya doğru bir alan atarsa ve Çuma'nın boş olması oyunu da değiştirecek aslında. Yani bu tarz alınan skorlar oyunun genel işleyişini de değiştirebiliyor. Ama yani yapacak bir şey yok. Erken bir savaş çıktı. Elenen oyuncular var. 59 oyuncuya kadar geriledik. 5 tane skor çıktı ve yolumuza da devam ediyoruz. Fest'e doğru geçiş yaptık. Ulfi Esports lider. 159. Bu iş bitti. पर भी 126, मुश्किल है 125'e हाँ ये भी geçiyoruz. वही है Hala bir şey मुश्किल तो bulamadık. है Çünkü 2 Miramar puan रज हर potansiyeli सीजन yine अपना yüksek फोर्थ bir harita चेंज aslında. Yani कर böyle देती है evet फर्क şu तो anda gelen पड़ेगा circle böyle ये çok रोंडो में भी yükseltileri रिकॉल güven यूज नहीं noktada करते bırakmadı. Biraz daha böyle कौन नहीं kuzey रिकॉल यूज gelse, करते रोंडो में kuzeybatı gelse işte krater, Pozo Dağı, Power Grid hani oralar önem kazansa daha farklı şeyler konuşabilirdik ama yani göreceğiz. Bunu artık cevaplarını yaklaşık bir saat sonra alacağız diye düşünüyorum. Şimdi Scott'ım, ben burada hem izleyenlerimize hem de sana Miramar'ın erken bölümlerinde bir soru sormak istiyorum. Tabii. Şu uyarıyı ve notu belirtmek istiyorum. Şu uyarıyı ve notu sorumdan önce belirtmek istiyorum. Burada bizim bütün takımlar olan mesafemiz aynıdır. Yani bütün takımlar emeklerinin karşılığını alsın isteriz. Hepsi bizim kardeşimiz, abimiz. Çok fazla bir takımın arka planında evet 4 oyuncuyu görüyorsunuz ama menajerleri olsun, kulüp çalışanları olsun birçok FUT insan emek veriyor ve biz de इन umuyoruz ki herkes इस्तांबुल emeğinin karşılığını alır ama 5 takım IBAN sadece का और Endonezya'ya लाइनअप है gidebilecek. Şu anki ओके şartlar altında क्या değerlendirmeni नेम था yaptığında IBAN का geçmiş tecrübelerine इस्तांबुल dayanarak वाइल्ड sence कार्ड्स hangi नहीं takımlar Endonezya'ya gider? Zor bir soru sordum. Sana farkındayım. टॉप कितने जा İzleyenlerimize रहे de हैं sormak यार istiyorum. टॉप Bunu 5 çok ने kısa जाना है lütfen आगे belirtin टॉप arkadaşlar. 5 ने Çünkü çok değişebilir. 118'de bulunuyor Fest. Arkasında iki takım 115'te. Kara'nın ilk Miramar'da çıkartabileceği bir galibiyet. 10 skorlu, 15 skorlu bir galibiyet Kara'yı Endonezya'ya götürebilir. Ne diyorsun Scott'ım? Yani Regnum Kare Esports için bence turnuva bitti.
Yani çok zor. Gerçekten iki karşılaşmayı FUT की निकलवा लो. hala ihtimal var mı? Var. Ama इसमें बहुत benim वाइल्ड düşünceme कार्ड्स göre था. biraz ये इनसे onlardan पाकिस्तान टीम vazgeçmiş. कब अनाउंसमेंट होगी? जब यार वो करेंगे Kara तब भी Esports अनाउंसमेंट tarafında होनी. dediğim डेट gibi उन्होंने कोई नहीं aralıkta बताई. kapı bırakmak lazım. डेट जो पहले बताई थी कहते 10th को 3 बजे अनाउंसमेंट होनी है. Daha önceki हाइप turnuvalarda वगैरह मैंने süre बनाई है, फिर कहते आज अनाउंसमेंट नहीं होनी. üst tarafa baktığımda Selibon ve Fut konusunda देखो ben biraz daha Fut Esports tarafındayım. Fut Esports'un daha iyi bir karşılaşma पर आप लोगों को geçirebileceği क्यों लगता है कि kanısındayım. टाइसन को सारा कुछ Güvenli पता था? olarak en uzak kalan टाइसन को takımlardan उतना ही bir पता था tanesi जितना kazanmaya yola आपको, çıkıyorlar. बल्कि Ama आप लोगों hele को bir ज्यादा Selibon पता var. होता है. Miramar'ları her ne kadar fena olmasa da ben turnuvanın geneline baktığımda Fut Esports'un oyunları benim kafamda daha kalıcı bir yer edindi. 10 को eğer होनी buradan थी. sıra kaybedecekse ben o sıranın यस Fut लेकिन नहीं Esports'a हुई ब्रो. gideceğini düşünmekteyim. S2G zaten 124 puana kadar geldi. Black 125, IDA 126. Yani bu takımlar şöyle kalan karşılaşmalarda 5'er 6'şer Geçer puan. bile yeter gibi. Hani tabii kestiremiyoruz ama Evet, şimdi bir maçta çıkar, örnek veriyorum. Fut galibiyet alır. Bir maçta Selibon कल galibiyet लास्ट alır. डे Bu सुबह sefer होगी. 3'er puan yetmeyebilir. Ben देखो biraz daha अनाउंसमेंट sakin साउथ एशिया noktalarda मुराद 5'er टीम के 6'şer puan, प्लेयर्स hadi iki रिवील maçta होने 10 हैं. puan alsınlar. अनाउंसमेंट से Süreç मुराद takip टीम्स के edeceğini प्लेयर रिवील düşünüyorum. होने Bu हैं. takımların kalacağını यस düşünüyorum. Burada dediğim gibi kafamda ENC soru के रोशन işaretleri अनाउंसमेंट biraz से fazla मुराद है olabilir. प्लेयर्स रिवील Ama होने हैं. işin sonu onlar आपको için क्या çok लगता है zor टीम bir şey सिलेक्ट हो olsa da गई olmasa da. होगी? हाँ Ucundan ऑब्वियसली होगी kaçsa da होगी यार. kaçmasa da Fest muazzam işler başardı. evet. Onları bir kez daha alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Black aynı şekilde. लाइक Selibon ये नहीं है aynı कि वो şekilde. Onun अनाउंसमेंट dışında करना şimdi जरूरी baktığım है zaman उनके Wolf, लिए. İda, लाइक ये रूल है कि S2G, आपने Fut, इन डेट्स पे Kara. अनाउंसमेंट Ya bu करनी ekipten है buraya belki अपनी Regul'u da dahil रीजनल टीम edebiliriz. की. Yani bizim लाइक zaten वो üst sıralarda सबमिशन करवानी beklediğimiz पड़ेगी çoğu bu रोस्टर saydığım की को. takımların zaten 5 tanesi partner अकॉर्डिंग टू takımlarımız यू मोस्ट Sırf. फेवरेट्स टू Ve बी geçen पिक. sene dünya şampiyonası görmüş या ekiplerimiz ama जो मुझे bu लगता है ना, ekiplerin arasında Black, फलक, Fest, Selibon IQ, gibi Lord, takımların रुशान, gösterdikleri iyi performanslar क्रिप्टो, bizim için यही gerçekten 4-5 çok önemli. होंगे Ekosistem için çok önemli. Evet. जो Ya ben मुझे burada लग रहा है. birazcık Fest'i tabii ki ज्यादा से ज्यादा अगर बोल्ड मूव लिया जाए, लाइक ज्यादा से ज्यादा अगर आउट ऑफ नो वे कोई किसी प्लेयर को उठाया जाए तो değil şu anda ve Black Esports'ta कोडू को उठा genç सकते हैं. oyunculardan kurulu आरडी का bir कोडू. mesela Selibon tarafına baktığımda genel kadronun या yapılanma ऐसे भी sürecini जा az सकते हैं. anlayabiliyorum. IQ, Nasıl bir yapının üzerinde फलक, olduğunu. रुशान, वाज, Onun dışında लोड. Fest'e bakıyorum. ऐसे भी जा सकते हैं. दो LF के, या ऐसे भी जा सकते हैं. आयरन, आयरन, रुशान, takımın lideri belli. फलक, Ama IQ şimdi Black Esports'a geçtiğimde sezonun başını dokunmayla açtıktan एंड sonra başarısız लोड. geçen हाँ इस तरह भी जा hemen सकते हैं. ardından çok genç bir kadro kurdular ve biz नहीं नहीं सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट रहता है ब्रो. kim IGL olabilir? Maniac mı? Swash mi yapıyor? Başka biri mi yapıyor? Vesaire diye konuşuyoruz. Bu kadar genç dinamik bir kadronun ENC में böyle नो ब्रो, ENC के फाइनल्स में लास्ट 5-6 मंथ है. ENC के क्वालिफायर्स आपको नेक्स्ट मंथ आपको देखने को Al मिलेंगे. sana stres yönetimi जून dedi जुलाई में güvenli तो उनके alan. क्वालिफायर्स हैं, इसके फौरन बाद आपको क्वालिफाई देखने को मिलेंगे. Böyle bir PMGO एंड हो haksızlık जाए ना, var. फिर मैं आपको Birden ENC की üçe mi अपडेट्स geçtik? दूंगा. Esports अभी Nasıl bir PMGO चल रहा है kapanma? ना, इसलिए Birden मेरा üçe मेन mi फोकस सिर्फ geçtik? PMGO पे है. Bu alan benim gözüme daha küçük geldi. 4 or 5 play Birden because doğrudan team üçe mi Mongolia geçtik? है 4 5 play bro. Team Mongolia also have a 5 play. मैंने announcement 4 की हुई है. 5th अभी कंफर्म नहीं है कि इन्होंने क्या किया है. kendine bir bina bulmaya çalışacaktır. Bu nedir Ama ya? yani Black Esports Why not हो जाए पर एक टीम से दो ही प्लेयर उठा सकते हैं ना, तो 40 से तो जो बेस्ट है 2 फलक एंड आईक्यू, क्योंकि हुजैफा के पास एक्स्ट्रा इवेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फलक और आईक्यू के पास है. Yasnaya'nın güneyiydi. Yasnaya tarlası gibiydi. समझ रहे हो? Kuzeybatıya bir vurdu shift'i. Black Esports ortada kaldı ve zaten orada Yasnaya'ya doğru मुझे yaklaşmaya एक çalışıyor. बात बहुत Geri फजूल dönüyor. लगती Şimdi है, maçta बहुत ज़्यादा फजूल लगती है. एक आप लोग में से पूछ रहे हो कि आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर हो सकते हैं, ऊपर से आप लोग में से ये पूछो तो क्यों ये प्लेयर क्यों नहीं, şu an güneye इसको ले रख रहे हो, ये वाई दिस प्लेयर, वाई नॉट दिस प्लेयर. जब मेरी मर्जी में से पूछ लिया आप लोगों ने, तो जो मेरा ओपिनियन है तो सुन लो ना. पूछना क्या है इसमें, रीज़न क्यों पूछनी है कि ये क्यों वो ऐसे क्यों, बस मैंने बता दिया, इट्स इनफ ना. ama Hiç bozmadılar pozisyonlarını. en büyük अच्छा तो rakipleri de डायरेक्ट स्लॉट kendileri. पाकिस्तान को Hata नहीं yapıp मिलना yapmamaları ब्रो. lazım. पाकिस्तान को ना डायरेक्ट स्लॉट मिलना, ना पाकिस्तान ने डायरेक्ट स्लॉट पे खेलना था. पाकिस्तान ने खेलने ही क्वालिफायर्स थे. alan dışında, Mumya alan dışında, अब इतनी तगड़ी टीम चाहिए पाकिस्तान को कि लाइक वो प्रॉपर पूरे रीजन में बहस के तुम तगड़ी टीम बने. अब देखो मंगोलिया की टीम आपके सामने है, मंगोलिया नहीं छोड़ते. Kurtarma operasyonu düzenleyecek mi diye bakıyorum ama dokunmanın arkadaşları Rip Boy ön tarafa doğru aracıyla oyunu açmaya devam ediyor. Kisyu'dan haberdar şu an için dokunma.
Semponi uzaklaşmaya başladı. Merciless artık o noktada kaldırılamayacak ve Selibon Miramar'ın geri kalan tüm bölümünü 3 oyuncu oynamak zorunda. मैं तो अभी इतना गुस्सा करता ही नहीं हूँ. Yarıya kadar düşmüştü ama hemen canını tazeleyecek. Bu noktada çok iyi bir noktaya doğru geçtiler. Yani rakipleri मैं buraya बहुत hafif hafif बहुत yaklaşmaya काम रहता çalışırken हूँ आप लोगों के skorun साथ. garantisini मैं तो जितना alabilmek मुझे गुस्सा आता है ना मैं गुस्सा çok पी पू önemliydi. जाता हूँ. Ve dokunmanın konumu da aynı şekilde. Evet. Yani dokunmanın orada düşmemesi, rakiplerine mermi göndermesi, pozisyonlarını bozması da çok önemliydi. Ve şimdi o skorun garantisi az sonra alınacak gibi duruyor. Selibon artık oyuncularından vazgeçmiş oldu, yerdeki oyuncusundan. Ve belki de çok kritik bir skor olacak. यार सच बताओ तो 2 LF से 2 40 और एक İsrail कैसेनोवा koş से. rotasyona devam ediyor. कैसेनोवा को नहीं उठा सकते ब्रो. Rotasyona mermi göndermek isteyebilir. Şimdi Noka'ya doğru denemeleri var. Muhtemelen aracın orada tekeri gitti. Aracın bir hayli de canı azaldı. रेफर्स अरोड़ा की बैकबोन है. नो ब्रो. Bu arada 3. güvenli alan geldi हम Skat'ım. लाइक İstersen şöyle bir bak. जो अरोड़ा है ना वो वाहिद एक ऐसी टीम है जिसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये अरोड़ा वाले इस प्लेयर पे डिपेंड हो रहे हैं या इस प्लेयर की वजह से जीत रहे हैं. नहीं, वाहिद एक ऐसी टीम है. ये तो हर किसी के अंदर हम कहते हैं ये प्लेयर है. वहां पे भाई जोर भी आउटशाइन कर रहा होता है. टॉप भी, डॉग भी. रेफर्स ने देखा ना, एक वाहिद प्लेयर है जिसका MVP का टाइटल नहीं था रीजनल का, उससे वो भी मिल गया. 97 puanı var. 5. koltuğunda oturan Fest'in 118 मेरे puanı साथ से var. टीम कब ट्रैवल करेगी कल ट्रैवल करेगी कल ब्रो. Kesinlikle öyle. Yani kredileri मतलब gerçekten आज. tükettiler ve yani turnuvanın sonuna geldiğimizde son iki karşılaşmada artık şov yaparak yukarılara tırmanmak zorundalar. Normalde ya üzerindeki takımlar için normal olan karşılaşmalar 5'er, 6'şer, 7'şer puan almaları durumunda bitecek bir turnuvayken biraz daha işte o baremin arkasında kalan takımlar için özellikle biraz daha buraya Kara Esports, Regnum Karya, Asgard'ı vesaire katmak lazım. ENC के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी सब सेक्टर Hala प्लेयर्स da को. yukarısındaki rakiplerle 20 civarlarında, 20'ye yakın puan farkları da var diyebiliriz. Şimdi Real bakmaya devam ediyor ve bir düşürme daha aldılar. Sion'un atışlarıyla beraber. Left on ball, thank you bro, thank you. Skor garantileri çekilecek gibi duruyor. Görmediğimiz noktada da Mumya ve İda arasında da bir düşürmeler vardı. Skorların garantileri alındı. Kara Esports tarafında 2 skorla karşılaşmaya başlamış oldular. Sio ve Pozer'ın skorlarıyla beraber. Net skorlar. होटल इंडिगो है. ENC टीम अनाउंसमेंट नहीं हुई. क्रिप्टो की फलक की एनर्जी बहुत होगी. फलक देखो क्या होता है यार. रेफर चलता था वो मैच. भाई आप उनकी मैच का PMGC का मैच देख लो. जब रेफर चलता था वो मैच उनका अच्छा जाता था. आप उनका नो ब्रो. आई थिंक आप मैं इसके ऊपर कोई कमेंट पास नहीं करना चाहूँगा तो छोड़ो. Bence bir shift bekleyecekler gibi duruyor. Biraz daha oyalanacaklar. Alan kapanırken araçlara atlayıp कैसेनोवा की KHK Esports टीम है. वो PMGO मीना खेल रहे हैं लेकिन मीना का लीग है और उसका फाइनल है इसलिए हम ये कर रहे हैं. Merkezine doğru ve bu rotasyon sırasında da çok ciddi kayıplar yaşanabilir gibi geliyor bana da çünkü haritaya baktım. TYSON भाई ENC के çok प्लेयर्स yoğun bütün takımlar जाएंगे. pozisyonlarına कर लेंगे almış ब्रो durumda. ग्राइंड. Regnum Karya टेंशन Esports नहीं है. konumunda en ortadaki takım aslında şu anda. और सिर्फ ये पाकिस्तान रीजन के लिए तो नहीं है. सारे रीजन्स की इसी तरह टीमें बन रही हैं. Olmayabilir etrafları dolduktan sonra. Yani bilmiyorum. Nedense içimde bir his var. Bu karşılaşmada Regnum Karya Esports iyi geçirecek gibi duruyor. Yani merkezdeler. Şu an için merkezdeler. Bu arada Real'a doğru gelen atışlar var. Hangi takım orada o atışları yapıyor? BRX ekibi olabilir. Kara oyuncularını biraz daha merkeze yakın. Tabii yine çok uzaklar merkeze ama en azından alan içerisinde durabilecekleri bir noktada yavaşladıklarını görüyoruz ve 4. alan geliyor. RDG को भी बहुत अच्छा मैच चाहिए अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो. अगर वो एक्सक्लूसिव वाला कमबैक देखना चाहते हैं ना, एक्सक्लूसिव किस्म का, तो RDG को बहुत अच्छा मैच चाहिए. En doğuda alan dışında bazı oyuncuları ve Kara Esports'un tuttuğu ev artık alan dışında Skat'ım. Evet. Yani şu anda haritayı değerli izleyenlerimiz görebiliyor. Artık alan içinde öyle boş ev grupları kalmadı. Kesinlikle öyle. Bu arada Foot Esports'un konumuna da bir parantez açmak lazım. Onlar Elazığ'dan yola çıktılar. Tekrardan hatırlatalım. Az önce sen bana soru sorarken alana biraz uzak kalan takımlardan bir tanesi ama bu stres yönetimini iyi yapabileceklerini düşünüyorum demiştim. Güneye doğru oyunlarını açtılar. Ters bir rotasyonla Black Esports hemen güneyine doğru yerleşmiş oldular. Onlar da aslında en azından 2-3 alanını daha kurtarmış olduğu en azından oyunları olmasından dolayı ve etrafları o kadar da dolu değil. Kuzey tarafları inanılmaz yoğun. RDG को बहुत अच्छा मैच चाहिए यार, बहुत अच्छा मैच. çok kenar kaldı. लाइक कह लो कि इतना तगड़ा मैच चाहिए कि भाई आहो आहो हो जाए. BRX
Black Esports ve Fest arasında gidip geliyor. Ya, Fest bu maçta galibiyet alırsa çok büyük olay. Çok büyük olay. Scott'ım ben de şöyle söyleyeyim. Yapay zekaya bir karşılık vereyim. BRX buradan galibiyeti alsın bu haritada. Benim bütün puanlarım silinip tahmin yarışmasında... ये देखो बहन की तुम देखो ना कंटेनरों के अंदर बैठे हुए हैं पहले शहर के अंदर बैठे होते हैं अब कंटेनरों के अंदर बैठे हुए हैं ऐसे थोड़ी क्वालिफाई हो गए इनको चाहिए एग्रेसिव मैच खेलें ये उतना ही ना ज्यादा वो हो रहे हैं नहीं स्मैश रूल नहीं है ब्रो Ya Reg dese anlarım, Selibon dese bir şekilde bir eksik olmasına rağmen yine anlarım. Hatta bu arada Selibon'da eksik yok Scott'ım. Kaldırdılar mı? Selibon Merciless'ı orada kaldırmış. Fest neden skor çekmedi orada? Çok enteresan. Ben az önce işte çok yakınlaşmalar gelince çok enteresan. Kaçırdım orayı. Merciless ilk Miramar mücadelesi. SLB भी है 7 पे आ गई है यार ये अगर है Karşısında bir isim var. Jade fark etmedi rakibi onu. Pompalısıyla çıktı Jade. Rita'yı yakaladı. Çok enteresan bir sahne. Günün ilk Miramar mücadelesinde büyük finallerde çok enteresan bir sahne. Rita görmedi, fark etmedi Jades'i. Ve Jades de cezayı kesti. Hemen Twist desteğe geldi. IDA Esports. Gün başından beri iyi performansları vardı. IDA Esports'un ortalama bir gün geçiriyordu tabii ki. İlk 2 günü kadar iyi değillerdi ama यार Rita Jades'i biraz geç fark ediyor. PMGO साउथ ईस्ट में आई थिंक नहीं होगा 5 टीमों ने क्वालिफाई करना टॉप 5 MMA का नॉक हो गया प्लेयर Kaldırılabilecek mi Rita? Beklemediği bir sürpriz yaşamış oldu. Emre de yan tarafa doğru nade denemesini yapıyor evin içerisine. Herhangi bir başarı bulamadı. Emre burada takım arkadaşını kaldırırken bu bölgeye doğru kalan IDA Esports oyuncuları gelmeye devam ediyordu. Jace artık tek başına ve Jace de yakalandıktan sonra शुक्र है आईडिया बची है Yani yine garantisi çekilmedi orada Rita'nın. Aslında çok rahat bir oyuncusu. Rita'nın garantisini alabilirdi. 2 pozisyondur enteresan. 2 pozisyondur enteresan. Fest इमेजिन करो अगर आईडीए का इधर आ गया चिकन और चिकन का 30 पॉइंट का डिफरेंस है यूएलएफ 0 पॉइंट में मर जाए आईडी यहाँ पे अच्छा मैच निकाल जाए लास्ट मैच की चस आ जाए नहीं देखने की हाँ फिर भाई बहुत कमाल का कवर दिया उन्होंने kuzeye doğru net bir harşif çekti. आईडी के 3 पॉइंट आए हैं 3 Uf alan dışında, Asgard alan dışında artık çok daha net kırılmalar bizleri bekliyor Scott. Kesinlikle öyle. Kara Esports 99 points. Tercihi ne yönde olacak? Regun Kara Esports tam ortada kaldı. Güneydeki takımların ciddi Kara Esports की भी मैंने सुना है फैन फॉलोइंग है. Çok uzak bir split içerisinde şu anda. Onlar bakalım oyunlarını nereye kuracaklar. Yani hocam bir noktada peşin satan kısmına doğru ilerledik. Yani veresiye veren peşin satan. Peşin satan kim? IDA. Evet. Arı. Ama topladıkları puanları onları yukarılarda tutmaya devam ediyor. Bu arada Pozer yere çekilmişti. Hemen skor garantisi alındı. Kara Esports tarafının çok yüksek puanlara ihtiyacı var. अरे ओए BRX को प्लेयर को नॉक कर दिया. Sonra yeni skorlar alabilecekler mi? X-Viper oyuncularına doğru bakmaya devam ediyorlar. Bombalar gönderildi. Herhangi bir başarı yok. Kiremitin etrafında durmaya devam ediyorlar burada. Güvenli alanın kuzey kısmında. मैं 2 प्लेयर नॉक फिनिश करवा के अब भागने लगे हैं ये. क्या यार ये बंदे हैं. जब फाइट लेनी नहीं थी तो हेलो जी. Buraya geldi. Açıktaki Kara Esports'a हेलो bakmaya जी. çalışıyorlardı. Şimdi bu tepenin arka tarafında आईडी की फाइट हुई आईडी QU एक भी मार रहे हैं ओके FUT भी मार रही है. kalamadıkları için bu pozisyonu terk edecekler gibi. Sio Asgard oyuncularına doğru nade'ini hazırladı, pişirdi, gönderdi. 20. dakika içerisindeyiz. 5. güvenli alan kapanmaya devam ediyor. Karada Pozer kaybedildi. बहुत इम्पोर्टेंट मैच है अगर ये कमबैक आ गया ना साइलस का ओए होए वाह वाह हो जानी तुर्की रीजन में वाह हो जानी वाह Alan dışarısında kaldıklarını belirtmiştik bu arada. Lewis'ten Asgard'a doğru gelen bir nade var. Ön tarafta çok ciddi bir hasar vermedi rakibine. Lewis görmediğimiz tarafta Catch Solkay'ı düşürdü. Lewis üzerine doğru Asgard oyuncuları vitesi arttırdı. Sefkan nade'ini gönderdi ve Sefkan'ın attığı nade Lewis'i yakaladı. Kara Esports zaten Pozer'ı kaybetmişti. Şimdi Sefkan Lewis'in garantisini aldı. Sio ve Real ikilisine bakıyor artık işler. Alanın en kuzeyinde sıkıntılı bir konumda. दरवाजे के नीचे से भी पड़ती है. Esports oyuncularının Gumball Real'a ve Sio'ya doğru atışlarını gönderdi. Ön taraflarında bir yanıcı var. उसे पता है उसने बाहर आना है और Kapıya doğru yaptığı denemeler var. Sio nade'ini clutch'a doğru gönderdi.
Çok आईडीए zor का नॉक हो गया, pozisyonda, फास्ट çok आईडीए की sıkışık फाइट हो रही, pozisyonda फाइट iki दिखाओ, takım 2 नॉक oyuncuları. हो गए आईडीए के. 20 dakika doldu bu arada Scott. 20 dakika doldu ama 13 takım 45 oyuncu ayakta. Evet हेलो 3 नॉक हो गए आईडीए के लग चुके हैं बॉयज. İlerledikçe biraz daha Sio. sakinlik vardı. Yan tarafta birbirlerini bile göremediler. Mermi atamamışlardı ama içeriye yanlışlar Oh, gelmeye nice devam one. ederken Kara Esports burada ayakta kalacak gibi tek bir oyuncuyla आईडीए के Real लग चुके kaldı. हैं. O da önünde yanıcı var. Buradan kurtulmayı başardı ama takım arkadaşlarını kaybetmiş olduğu X-Viper karşılaşmaya veda etti. 12 takım 30 Ve iyi oyuncuya idea. kadar da geriledik. Bir İda, anda İda. 6 oyuncu gitti. İda elenebilir. Tek bir oyuncuları var. Onun da canı çok az kaldı. Q7 Hamsici'yi düşürdü. S2G'de de ilk kayıp yaşanabilir. S2G ekibinin şu anda sıkıştığını söyleyebiliriz. Buradan güvenli alanın içerine girmeleri pek mümkün gözükmüyor Scott. Evet gerçekten öyle ve yeni gelen alanda da Regnum Esports ortalarda Of, kalmaya of, devam of, ediyor. of. Eğer burada çıkacak bir Regnum galibiyeti olursa ve alınacak, yani şimdi şu anda skorla başlayamadıkları için söylüyorum. 7-8 skorlu bir galibiyet onlara 17 puan 18 puan getirir. Onları 90 olarak varsaysan kaç ediyor? 90 küsürlere kadar, özür dilerim, 100 küsürlere kadar çıkıyorlar. 100 küsürlerden sonra son maçta alınacak back to back bir galibiyet belki de Regnum Esports'u Endonezya'ya Ya götürebilir. tabii burada üstündeki takımların da performansları önemli. Selibon, Foot, Fest, S2G bu takımlar eğer oyun sonunda kalan puanların büyük bir bölümünü toplarlarsa o zaman işler değişir diyelim. Ulf Esports'u görüyoruz. Catch ekranlardaki isim yine bir çukurda, alanın en doğusunda ayakta kalmaya çalışıyor Ulf oyuncuları. 12 takım यार मैं 39 कह रहा हूँ अगर oyuncu. ये भी हम लगा लें. 23. dakika içerisindeyiz. Wild Lucky'yi düşürdü. Silas o da hard off'u yakaladı. Regnum Kare'dan artık kill feed'de aktif olduklarını इतना gördüğümüz देख anlar. लिया हम. Catch bagisinde ciddi hasar var. Eren S2G Terik oyunculara doğru ya. mermilerini gönderiyor. Hamsici yerde. Kamikaze S2G üzerinde लग ciddi गए. bir hasar var Eren. Bakalım Hamsici'de yakalayabilecek mi? Marso Q7'ı yakaladı. आईडी का अभी भी Boxing सोलो garanti प्लेयर लाइव aldı. है. Ulf ve Nice S2G nade. karşılıklı yolun karşısında pozisyonlarını almış durumda Oy. iki takım. Arka tarafta yerden takım arkadaşını tutan bir S2G oyuncusu görüyoruz. 6. güvenli alan kapanmaya devam ediyor. 4. sırada S2G 124 puanları var. Black Esports आरईजी के साथ फाइट होने लगी है. एस्ट्रोजी वर्सेस आरईजी. बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है ये. Onlar da çok kenar kaldılar. Bakma yani bir iki alan orta kaldılar, özellikle 2'de 3'te. Idea Ama ya. sonra gelen kuzey alanları onları da kenarda bırakmış oldu ve Yar- MENA'ya şu anda galibiyet tahminlerini değiştirdi. Regnum Esports'un konumu parlamaya devam Elhamdülillah. ediyor. Güneylerde yine ortalara भाई ये yakın मैच ortalara खत्म हो gelebilecek फिर Hardof'un वो yanında लगाना. o split'i Evet. birleştirebilecek bir Fest भाई ये var. मैच खत्म हो फिर Güneylerde वो hala लगाना. kendine हाँ हाँ gelmiş वो olan साइड पे Şaban लगाया हुआ Şaban वैसे bir भी. Foot Esports var. Sencer az sonra Foot Esports eğer alana girerken güney kısımda Fest'le karşılaşırsa belki de ilk 5 savaşında वो उधर भी लास्ट मैच चल रहा है, सेकंड लास्ट चल रहा है, वो लास्ट चल रहा है. Oynuyorlar ön tarafa doğru oynuyorlar. Tornado Kane'i yakaladı yakın mesafede. Kane dokunmayı düşürdü. Zwolf'un yine DBS'iyle Tornado'yu yakaladığını görüyoruz. Ripboy uzaktan Terik destek ya. vermeye çalışıyor. Sadece tek F2 birisi versus kaldı. fast. Foot Esports'ta o da Swain. 4 skoru 1v2 var Foot रह गया. kadrosunun. नेड Ripboy आया. nade'ini gönderdi. Foot oyuncularına Oy, doğru बहुत Ripboy लेट bir हुआ है. nade daha gönderecek. वो फास्ट का दूसरा प्लेयर आ ही नहीं रहा, हिल ही Frozen'u नहीं रहा. kaldırmaya गया. çalışıyor. Ripboy çok az canı kaldı Swain'in. Bıraktı. Frozen'ı tutmayı bıraktı. Heyecan dorukta. 3 tane takım arkadaşı yerde Swain'in. Ripboy yaklaşıyor. Frozen'ın garantisini aldı Ripboy. çok acayip, çok acayip. Koşmaya devam ediyor Ripboy. Rack Aracın के लग arkasında चुकी हैं Zwolf आई var. थिंक. Elinde UMP'si. Zwolf'un da garantisini aldı Ripboy. Swain. O çok açıkta Swain. Ripboy geldi rakibinin üzerine. Sis bombası içerisinde birebir pozisyon. Ripboy mu yoksa Swain mi? Hangi taraf kazanacak? Ripboy. Nice. Ripboy. Oh. Ripboy. Foot Esports'u elemeyi अच्छा कर başardı गया, अच्छा Ripboy. निकाल गया Fest यार. Esports'a 5 यूएलएफ skor वर्सेस puanı ब्लैक की फाइट kazandırıyor. और रैक के पास जोन है, लेकिन रैक का आई थिंक एक का किल है अभी Puan तक. savaşı var. Şu anda Ulf Esports'un üzerine ULF doğru versus gitmeye Black. çalışıyor. Black Esports buraya doğru ULF yaklaştı. का Sol S2G üstten पीछे से S2G आ रही geliyor. है. S2G de Oh buraya my god, tam लेगी olarak ULF geldi. गई. Acayip bir savaş var He, he, burada. he, he. Bütün skorları toparlamaya çalışacaklar. Şu anda sadece bir tanesini alabildiler. Rolex ओए Hamsici'yi होए düşürdü अगर o da. ये Geriye doğru çekiliyor Black şimdi. ve Wolf. S2G की Rolex important ikinci में düşürmeyi fight de है aldı. ये. Rolex neler yapıyorsun? Hamsici'nin garantisini de aldı Rolex.
Bu pozisyona minisiyle dahil oldu ve 2 düşürme Oy, çıkarttı SVG lost Sveş. knock. O da Lost'u yakalıyor. SVG के दो SVG knock tek हो गए oyuncuya हैं geriledi. ब्लैक Kamikaze निकाल tek के ये başına. फाइट भी İnanılmaz 125 puanla yollarına devam ediyorlar. Sadece bir sıralama puanı garantilenmiş durumda Geliyorlar. takımlar tarafından. Geliyorlar. ओ भाई साहब 8 kill कर गया है 8 skora kadar 133 ulaştı. point. Anlık puan tablosunda İdo'yu Oy, da oy, geride oy, oy, bırakıyorlar. oy, Bu oy. takım emin adımlarla Endonezya'ya gidiyor. S2G geç geldi buradaki नीचे buz 7 savaşına. 8 9 Skorları 10 चारों toplamaya टीमें geldiklerini लाइव हैं söyledik. हेलो Scott sadece bir 7 9 skorla 10 haritadan 3 ayrıldılar. टीमें लाइव हैं Sıralamadan da çok ciddi puanlara ulaşamadı ओए होए S2G kadrosu होए ama टॉप Black 5 की रेस Esports है burayı silip süpüren taraf oldu. 7. güvenli alan kapanmaya devam ediyor. 1 dakikalık süre var. 8. alana geçeceğiz. Black Esports oyuncuları alan içerisine doğru hareketlendiler. Fest ekibinde Hardoff ve Rippo ikilisi. बहुत ज़्यादा Alanın कंपटीशन है en बहुत güneyinde, ज़्यादा kuzeyde Asgard'ın da yine मुझे birbirine क्यों çok लग रहा है yakın. अगर ब्लैक ने ये 4 चिकन oyuncu निकाल लिया तो görüyoruz. यूएलएफ के हाथ से ट्रॉफी जाने के चांसेस है भाई मैं नहीं बनाना चाहता यूएलएफ ओ ब्लैक का ब्रोस्टर içerisindeyiz. Miramar'da 27 dakika oyun oynandı ama hala 6 takım 19 oyuncu ayakta. Kimse pes etmek istemiyor. 3 haftalık serüvenin sonundayız. Yani şu anda Selibon 4 Oy, oyuncuya oy, devam oy, ediyor oy. Batı taraflarında. Yani Fest potansiyel rakibinden skorları aldı. Şu anda 5 skorla Akron. 2 sıralama puanda garantilenmiş durumda. Çok acayip bir sona doğru ilerliyoruz. Simple. Lucky yakalandı Simple tarafından ve Asgard यार भाई रेग वालों कुछ कर जाओ अब तो Regnum Karya ile puanları eşitledi Asgard. अगर Az हम önce अभी भी Regnum चिकन Karya ना için निकाला ना söylediklerimiz उन्होंने Şimdi Asgard için de geçerli. Buradan çıkartabilecekleri yüksek skorlu bir galibiyet. Ama neleri değiştirir हो जाएगी, bunu दिक्कत। maçtan sonra analiz masasında göreceğiz. Şu an için hesap kitap yapmaya matematiğim kalmadı Scott. Yani Asgard veya काले Regnum का चिकन Karya आ रहा yüksek काले skorlu bir galibiyet alsa işleri değiştirir काला mi hesaplayamıyorum bile. पुश Maniac करने जा रहे हैं Fest रंगम के Esports'tan ऊपर bir oyuncuyu एएसजी düşürdü. वर्सेस Fest आरजी की kadrosunda फाइट होने जा रही है tek बॉयज başına Hardoff'un kaldığını görüyoruz. Alanda Kale- geldi bu arada. 8. o kale- alanda geldi bu arada. Bütün takımlar çizgide kaldı. Regnum Karya tuttuğu hangardan çıkmak नाइस istiyor. नेड Maniac यार içeri ये tarafa हैक doğru हैक topu यूज कर रहा है gönderdi ब्रो ve ये Fest हैक यूज Esports कर रहा है sonunu getirdi. 10 etti 10. 10 puanı buldu Black Esports. Gerçekten son gün muazzam bir geri dönüşe imza attılar. Bugün bakalım 3. galibiyetlerini alabilecekler mi? Çok iyi bir performans. Çok iyi bir Helal performans. olsun. Helal olsun. Endonezya yolunda stresin en yüksek olduğu zamanda çıktılar galibiyetlerle düzenli ये oyun देखो बैठ sonlarıyla जाओ कंटेनरों şu के an अंदर için बैठ ikincilik जाओ koltuğunu aldılar. Geçmişte dünya şampiyonalarında इन्होंने defalarca क्या ülkemizi करना है temsil यार etmiş कंटेनरों के çok अंदर बैठ tecrübeli गए हैं oyuncuların yanında किल bu भी dört चाहिए इसे genç 10 पॉइंट arkadaşımız प्लेसमेंट की नहीं चाहिए muhteşem bir mücadele vermeye devam ediyor. Aynen öyle. Şimdi Selibon'a doğru geçiş yaptık. Onlar da 4 oyuncu tekrardan hatırlatalım. Asgard'ın oyunu doğu tarafına doğru açmış olması. लोग जी ने नॉक किया नाइस एएसजी वर्सेस आरजी की फाइट है एक नॉक फिनिश हो गया Kaybederler mi diye bakmıştık. और नहीं 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 मरसो भाई मसरों की दाल ब्रो थोड़ा वेट कर लो Asgard'a doğru bakmaya devam ediyorlar. Mart sonu. नाइस नेट Bakalım başarılı olacak mı? Sefkan'a doğru gönderdi. Yakın. Hayır. सोलो ही फाइट लेनी है बाकी टीममेट्स को भी तो बुलाओ Az çok tahmin ediyor. बाकी लेटा हुआ है एक कंटेनर के अंदर एक बाइड है वो सोलो बंदा फाइट ले रहा है Arkadaşları Wild ve Loxi ikilisi yine yolun नेट वगैरह करा करो के olduğundan haberdar. नेट वगैरह करा करो के कंटेनर में बैठ गए हैं Hemen दोनों 5 saniye sonra tamamen kapanmış olacak. 10 यार saniyelik bekleme süresi ardından 9. मुझे güvenli क्यों alan लग रहा है kapanmaya कि başlayacak değerli izleyenler. आहो होने Son लगा 4 takım 14 oyuncu. Yusuf açığa çıktı. ये Marso लो rakibini gördü ama üzerine bir hasar मरसो भाई atamadı. Bir कुछ hasar तो करो çıkartamadı. कुछ तो हमें Oyun sonunda दिखाओ oyuncu avantajı Black ve Selibon kadrolarında. Alanın merkezine kim yakın diye bakıyorum ama bunu kestirmek de çok zor Scott. İnanılmaz. लास्ट सर्कल Bilek है çok zor. Bilek ilk alanı 14 बंदे deneyecek olan 3 ही है takımlardan मैक्सिमम birisi. से मैक्सिमम Selibon o yolun karşı 11 किल tarafından लाना है Bilek'i 11 में से tutuyor. 3 4 निकालो Bilek'in 7 किल galibiyet şansı 19 çok पॉइंट düşük. निकलने हैं Tepeden इनके Regnum Karya oyuncuları da Bilek'in pozisyonunu görüyor. Yol karşısına doğru gelen denemeler या var. Freedom भाई çok az ब्लैक canı kaldı. वाले देखो Lucky Sports बैंस की oyuncuları तुम क्या nade'lerle ही kilidi नेड açabilecek करवा mi रहे हैं derken herhangi bir पुश düşürme जाने लगा gelmedi. पुश जाने लगा Araçlara पुश binecekler şimdi. Yusuf'un önünde patlayan अरे bir यार nade var. एंगम वालों किल्स उठा लो किल उठा लो Yusuf'un çok az ये canı देखो kaldı. ये सारे Lucky Sports आरजी वाले आगे oyuncuları देख रहे हैं पीछे से pozisyon almış एएसजी durumda. वालों ने Yusuf आके इनकी Bros'u मार देनी है sürdü. देख लेना Senfoni'den üst tarafa doğru gelen bir nade var. Marso ile O birlikte. Marso da Regnum knock Karya yedi. kuzeyden Bello puanları kill- çekmeye devam ediyor. दो किल मिले Roxy'de bir yukarı. düşürme çıkarttı Sveşer'de. Karşılıklı olarak takaslar var. Hem Black hem Selibon tarafı çok ciddi yer aldılar ama ठीक है Rolex किल किल tek चल चल başına चल चल ayakta किल उठा ले kalsa किल da उठा ले Regnum किल उठा Karya ले onun sonunu getirmiş oldu. Selibon'un çok ciddi problem किल yaşadığını उठा किल görüyoruz. उठा किल उठा Regnum किल Karya उठा tepeden geliyor buraya. Muhtemelen birazdan Selibon'u bitiriyor olacak. Kisyu tek alan dışında.
Evet şu anda o da ओ geçmeye यार किल çalışırken उठाने yakalandı देता ve भैंस की तुम 3. सात oyun sonunda 3v3 Asgard है Regnum ओए होए Karya होए mı? होए Az sonra bunun cevaplarını alacağız. Regnum Karya Esports 7 skora kadar çıktı. ओ यार लूट Ortalara बाद doğru में कर yaklaşmaya ली çalışıyorlar. Asgard'da rakipleri savaşırken ortaya नेड को iyice ele कर रहा है ओए geçirmiş होए 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 durumdaydı. Onların 5 skoru var. Regnum Karya'nın 7 लोगजी का skoru नेड var. आ रहा है İki takım da benzer sıralamalarda oyun ये ले sonuna उसने हाइट geldi. छोड़ दिया वो हाइट लेने Alanın जा रहा है merkezine सिंपल yakın olan tarafın Wild olduğunu düşünüyorum. 9. güvenli alan kapanmaya devam ediyor. चिकन Ortada आना तो कुछ konteynerler var. वो थोड़ी Sefkan'ın सी arka हिम्मतें tarafta. बढ़नी है Regnum अदरवाइज तो Karya भाई Asgard कुछ भी नहीं होना mücadelesini büyük finallerde izlemiştik ve Sefkan Regnum Karya'yı bitirmeye başarmıştı. Bakalım hangi takım kazanacak? Marso nade'ini gönderdi. Ön tarafa doğru koşusunu yaptı. 3'e 3 bir pozisyon. Alan ortasına kim yakın göremiyoruz ama 45 saniye sonra mücadele artık नेड आने लगा bitecek. मरसो के Gün ऊपर çözümlenecek. अरे Marso'nun arkasından वो Marso'nun atışları. Simple Marso'yu gördü. Çok ince bir açıda, çok dar bir açıda şu an için Marso bir canı kaldı. Sefkan gördü Marso. Rakibini yakaladı ama takas alındı Simple. Marso'yu düşürüyor. Pozisyon 2'ye 2. 2v2 है Pozisyon 2'ye 2. 2v1 रह गया आ गया चिकन Simple tek pozisyon 2'ye 1. ये मिस ना Simple करना konteynerin उसके बाद भाई arkasından इसके Lox ve बाद Wild LMG Case onu 3 है उसने एक sıkıştırdı. स्प्रे में Simple दोनों ले जाने हैं şarjörünü doldurdu. 3 seviye kaskı, 3 seviye yeleği var yakın mesafede Simple. Uy, Ama बच Lox गया ve बच Wild गया बच ikilisi गया galibiyet ओ भाई almayı साहब başarıyor. Regnum Karya फाइनली Esports फाइनली büyük फाइनली आरजी का finallerdeki चिकन आ ilk गया galibiyetini फाइनली çıkartıyor. फाइनली İnanılmaz bir आफ्टर oyun sonu. 3 Regnum दिन Karya 21 Esports, घंटे Asgard स्ट्रीम करने के बाद beraber हमें girdiler oyun रंगम sonuna कार्य ve का चिकन sıralamaları देखने को zaten मिला benzerdi iki ओए tarafında. होए होए İşin sonunda gülen taraf Regnum Karya Esports oldu अच्छा यार ve ये देख लें yukarılara तब तक tırmanacaklar. Az önce söylemiştik पॉइंट zaten आते ना onlar मैं hani आपको पॉइंट दिखा Learn a देता couple मसला points on नहीं this है one. इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए पॉइंट आएगा ना जो ताना मैं बड़ा कर दूंगा A lot उससे more promising from that southeast edge. बैंस की तुम तुर्की I feel bad for Boz there. Man, they were trying to keep Robs alive. The fact that he swings round, doesn't even look at who's shooting him, just blasts Robs' face in. Yeah, wild stuff. Very, very wild stuff. बहुत गंदा सीन था बहुत गंदा भाई इसमें से Yeah, it's points. टॉप 2 टीमों ने जाना है To be fair, they're पीएम looking to try and जियो jump up to मेन third इवेंट place, टॉप so 2 जा तो does चुकी है अब make देखना sense for them. चैंपियन कौन बनता है Obviously, एससी God's बनती है Reborn या can't बोर make it बनती through. है Golden Guardians might be the team to take them down on the south coast. The Boars are pretty close to the God's Reborn squad as well. Okay. I don't know if Sharps realized there was an enemy player there. And he's going to spray down 2 of them. Okay. That's a pretty solid result for the fight. Taper doing bits there. जो बात है मजा आ गया मजा It's definitely slowing down a lot as we head in towards stage 3 here, John. 13 minutes. भाई फुल हैवी किस्म का Everyone's सीन found था a little slice of the pie, pretty much, to play in from. No one's too worried about what the game plan is for them. You know what is मुझे लग रहा था उसने डांग पकड़ी हुई है एलएमजी वो ले ही ना जाए वो आई थिंक जोन से उससे डैमेज बड़ा हो गया था नहीं तो क्या पता वो ले जाता उस एक आधे को You gotta lean into who you are. They got a late finish. आ गया 360 का कमबैक भाई मेरा मारो 360 का कमबैक ना आए ब्लेड भैया ऐसा हो ही नहीं सकता टॉप 6 में आगे होनी नहीं टॉप 6 नहीं 7 में होगी 7 या 8 में 6 में नहीं आई होगी ब्रो मर्स स्क्रीन सेट करो स्क्रीन सेट इसलिए नहीं करा अभी ओवरऑल रैंकिंग आती फिर सेट करूंगा ना अभी देखिए क्या करना यार अभी ये वाला टूर्नामेंट देखने दो मैं चाहता हूँ एचसी चैंपियन बने अगर एचसी चैंपियन ना बने तो आहो हो जाना मेरे साथ कैसनोवा की टीम अभी पीएमजीओ फाइनल्स में है फाइनल्स होंगे 15 16 17 को उसके बाद अगर टॉप 6 आएगी तो हो जाएंगी मेन इवेंट मरसो भाई की 4 किल ना बॉयज 4 किल Probably Golden Guardians. They would have to have a really big approach. भाई PUBG वालों ने एक ही दिन में 4-4 5-5 टूर्नामेंट्स रखे हुए हैं. Less than we initially expected. So I think it's 12 points that they need from here on out. Which is very doable for बोर्ड के पास भी सर्कल है और HC के पास भी सर्कल है और दोनों टॉप 1 टॉप 2 पे कितने किल हैं इनके? Yeah, God's Reborn currently cut out on the south side. So 4 7 10 और ठीक है. For the podium. They can stay a little bit secure right now, but they're right in the shadow of Hatyara crew, who have got the opening of that ramp to play around. Last player from Kodiak. Well, sorry, no, there's 2 players from Kodiak. 10-20 पॉइंट निकालने हैं मुझे नहीं लगता 20 पॉइंट इज इनफ लेकिन देखो अब and that's a quick roll down.
अगले मैच में इससे ज्यादा पॉइंट चाहिए होंगे 25-30 पॉइंट चाहिए होंगे potential tournament topper, potential second place holder, but no, they will not be able to go the distance. They just haven't got the मर legs जा in this बोल fight. हेलो फाइट होने जा रही एचसी की फाइट होने जा रही है आई थिंक नहीं एचसी नहीं हो कोई और टीम है अच्छा 20 है रुको जरा क्योंकि हमने वो नहीं देखा ना दूसरी टीमों का भी हिसाब लगाना 20 ब्लैक के 17 12 8 8 6 5 4 ओके लाइक नीचे ही टीम के ऊपर इतने डिवाइड नहीं हो पॉइंट लेकिन ब्लैक के 17 हैं वो एसगार्ड के 12 तो इतना फर्क नहीं पड़ा होगा एसगार्ड का 15 किसके साथ चिकन चाहिए लास्ट मैच अगर ये क्वालिफाई होना चाहते हैं तो अब ओवरऑल रैंकिंग डिसाइड करेगी कहाँ पे हैं भाई अगर आहो कमबैक हो गया ना फिर आहो हो जाएगा कंपटीशन टॉप 2 में यस ब्रो ये टॉप 2 ने जाना है और टॉप 2 जा भी चुकी है बस चैंपियन डिसाइड होना है टॉप 2 में कौन होता है एससी के पास ज्यादा अच्छा चांस है लेकिन लीड इतनी भी नहीं है 3 13 22 23 पॉइंट की लीड है just over down on the southeast side and by SWAT Europa I mean Oscuro he's the last and only player for SWAT Europa and he just like took half of those points ब्लैक टॉप 2 में आ गई यार ओवरऑल दिखा दो ओवरऑल नहीं दिखाया इन्होंने ओवरऑल दिखाओ but we will be saying goodbye to Alpi Esports already 17-15 Epsilon Axe and Team Rain जो वेस्टर्न यूरोप है उसका 23,000 पीपी है जो तुर्की है उसका 80,000 प्राइस फुल है ओवरऑल इन्होंने जान के नहीं दिखाई तुर्की वालों की आहो केएचके कहाँ है केएचके पीएमजीओ मीना में है ब्रो पीएमजीओ मीना में वो लीग स्टेज कह रहे हैं फाइनल्स देखेंगे फाइनल्स भरोसा रखो फाइनल देखेंगे हम think so that sounds cruel I don't mean it to be I think that team the standout part of that team is the team. They're very good at working with one another. I think the communication skills are really there. That team needs a little bit more time in the oven, though, I would say. But they are promising. But for me, I was just a little bit sad to see how well they didn't do, say, in this finals. TBSS also got eliminated. They tried to move in on that east side. Still holding that accolade that we've given them, an unofficial one at that, but definitely most improved roster in this tournament. Sort of scraped by in मतलब कैच के फाइनल के हाँ कैच के यार लीग जो भी लीग स्टेज खेल रही है मीना के वो 16 टीमें फाइनल भी 16 टीमें वही खेलेंगी बस रैंकिंग देखो जरा 160 और देखा ना हैश रेट पे आई है 109 पॉइंट्स हैं और बहुत मुश्किल है ब्रो बहुत मुश्किल है हैश 9 हैश 8 हैश 7 हैश 6 ये सारी टीमें अगर चिकन निकालती है तो वो टॉप 5 में आ सकती है लेकिन उसके लिए ये है कि जो हैश 3 हैश 4 हैश 5 वाली टीम बुरा खेलें और ये टीम कमबैक करें फिर जाके चांस है 4 में से किसी एक का देगा तो मुझे नहीं लगता किसको बाहर करोगे एसटीजी को बाहर करोगे फास्ट को बाहर करोगे आईडीए को बाहर करोगे ब्लैक को बाहर करोगे यूएलएफ को बाहर करोगे किस को बाहर करोगे बहुत ज्यादा मुश्किल है ब्रो बड़ी देर कर दी साहिब तूने आते आते बहुत देर कर दी साइलस साहिब Ben öyle hatırlıyorum. यही क्या दिखाते हैं ये चीजें 1 2 3 4 5 6 yazmışsın. Ben ne yazmışım? मैच दिखाते हैं मैच 4 oluyoruz. बड़ी देर कर दी साहिब तूने आते आते enteresan ama Helme'yi geçemiyoruz. They've been in their building for quite a while. Hatyara crew very entrenched. भाई फुल चसानी है ये तो है भाई The Boars just not able to do too much about this. With 1 point already added, that adds it up to a 23-point chicken dinner necessary for the Boars. So needing their tally to go up to 13 now. With every single placement point that are about to start to kick in, that number is only going to get higher and higher as well. Points the 4 players. यार imagine करो अगर ब्लैक चैंपियन बन गई फिर तो आहो सीन हो जाना
मेरे पास तो ब्लैक का रोस्टर भी नहीं है. Far Voice Gaming though gonna chime in on that front and try and snaffle some of those down. Hayara Crew as well as Boz Game both with 2 apiece. We're back to net 0, which means that Boz ये देखो आपके भाई ने पोस्टर बनाया हुआ है. even more eliminations on top of this. They would need to get a 14 elim game and ULF का चैंपियन ULF का भी बनाया हुआ है. It's becoming more unlikely by the second, and Hayara Crew doesn't seem to be in any danger. ये आईडी का बनाया हुआ है. What typically happens? ये हत्यारा क्रू का बनाया हुआ है. ये अरोड़ा का बनाया हुआ है. ये वाली रील देखी थी, ये वाली रील. Or nothing happens. मजे आ जाने मजे ही मजे. या मर जाओ यार, बोर मर जाओ, बोर मर जाओ, बोर. स्नोइक्स ब्रो यार क्वालिफाई हो गए मेन इवेंट के लिए. इतना पैसा क्या करना है हैशन की टीम का. फ्लैश का PMGO होगा, बताता हूँ कब होगा. यार आप क्यों पूछ रहे हो? सज्जाद अली ब्रो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ. अगर किया तो आपने मेरे से ये नहीं पूछना था. आपने जाना मेरे इंस्टाग्राम पे, लाइक अपने इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ सर्च करना टाइसन Esports. ये टॉप पर आपका भैया आ जाएगा, ठीक है ना. उधर स्क्रॉल करनी है, पहली पोस्ट देख रहे हो, पहली पोस्ट. इसके बाद आपने क्लिक करना है. ये स्केड्यूल आ रहे सारे PMGO की स्लॉट्स के, कितनी स्लॉट्स हैं, किस किस दिन है. ये इधर ये सारी स्लॉट्स आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्केड्यूल आ जाएगा. जाओ जाके इंस्टाग्राम पे देखो, फॉलो करो जाके. लॉस वाला चिकन भी मुश्किल था, होल्ड कर के लिया है. जो बात है कंटेनर के अंदर होल्ड करके लिया ब्रो. 40 का नहीं बनाया. 40 का यार वो अभी टाइम है ना 40 का. ये तो अभी मैंने आज सुबह से यही कर रहा था सारे काम. भाई मुझे पता था मैंने स्ट्रीम करनी है, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करके चल रहा था चीजों की. बहुत टाइम से आपसे बात भी हुई थी अमीज पर, याद नहीं क्या ब्रो. मुझे नहीं पता, अब ये मुझे नहीं बात करनी भाई. मुझे बड़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, बड़ी देर से सब्सक्राइब किया. अगर आपने मेरी पोस्ट नहीं देखी तो वो सब्सक्राइब फॉलो का फायदा नहीं है. वैसे तो मैं यूट्यूब के ऊपर भी बताता हूँ, वैसे तो मैं फेसबुक के ऊपर भी बताता हूँ, वैसे तो मेरी टिकटॉक के ऊपर भी पोस्टर लगती है. लेकिन अगर आप नहीं देख रहे पोस्टर और आप मेरे से पूछ रहे हो टाइसन भाई कब है, तो आहो ये गलत बात है भाई. बोर वालों ने 4 किल कर लिए यार, दिक्कत हो रही है, दिक्कत. जोन कट गया बोर वालों का 1 लुढ़क गया. लेकिन जब तक SC जिंदा ना HC, तब तक इतना रोला शोला नहीं होगा. जहाँ HC मर गई ना HC, तो वहां थोड़ा सा रोला ढोला हो सकता है. ये जहाँ जा रहा है वहाँ एक बकरी है, बकरी का बच्चा है, वहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, वहाँ बकरी का बच्चा है, प्लीज वहाँ ना जाओ. ऐसे ज्यादा यार आप हंस रहे हो यार, आप हंस रहे हो, आपकी हंसी नहीं रुक रही यार. आने 2 इमोजी भेज दिए. They did exactly what they needed to do this game, right? It's boring, it's not exciting, but it is going to keep them in first place. Yeah, they're up to 5 points guaranteed now, meaning a 17 elimination chicken dinner needed for the Bulls. ये कौन से क्वालिफायर टेस्ट भाई और कितने स्लॉट? ये PMGO वेस्टर्न यूरोप है, 2 स्लॉट्स हैं, 2 PMGO मेन इवेंट की. बोर्ड वर्सेस GRX बबलू GRX चल रही है, S3 पे चल रही है 151 पॉइंट्स. But they do need to take down Hayara Crew first as well. Yes, and they're on the other side of the lobby. So, very unlikely. Snowix currently front to face here. नेड उसने पहले किया XYZ का पहला नेड कुक हुआ. Although, yes, not on नाइस नो, वो नाइस नो होगा, ठीक है. गेम खराब कर गया वो, ठीक है यार. चैंपियन बन गए, HC वाले चैंपियन बन गए. मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है. तब से मैंने पोस्ट बनाई हुई है, हर जगह पोस्ट कर दिया आपके भाई ने, हर जगह. Termina's looking to close this one down between them and God's Reborn. Might be able to find a nasty nade. It's a good bouncer, or at least a good air burst. XYZ goes extremely low. But yeah, I think Snowix underrated. आगे भाई ने हर जगह पोस्ट कर दिया. Not on the overall top place. अच्छा वो मैंने बनाई हुई है times that he has saved the neck of his squad has been astounding.
I mean, I remember even on, I think it was yesterday, where you've got Jakey moving up behind them, tries to get a pick onto one of the balls, and Snowix was lightning fast on the trigger, seeing Jakey out in the blue. So denies even that point coming through there. But for Boars, it's been a great journey. It's been a great journey for them. They get second place. I don't think it's what they were hoping for, though, John. No, they definitely had their sights set on first. But they'll qualify either way, right? And they can think about what has happened, how to address the issues that have been revealed to them moving forwards. And maybe they'll find themselves a little bit more comfortable on a global stage, whereas that Yara crew may be a little bit more intimidating for them. They're on 4 players alive, 1 knock on the outside. Carlos doing a lot of damage, and all of a sudden, Why like a couple of Yara crew are going to be going down. Team Demon, they're getting deep into these games like repeatedly now. Top 5 elims. That's the sort of run you need. Yeah, figured it out apparently. Oh man, that Yara crew goes down now. What a nightmare. What an absolute nightmare. Well, now just Herman is alive in a 1v3v3. It'll be a hard game to finish out, but even still, not enough points in the lobby. They can stand tall though at the end of this game. That's for sure. German is going on the hunt. Golden Guardians, they've been holding this building for a long time. They just sent there quite early on. And they might be able to take 3rd place away from Gods Reborn for it. ओके छोड़ो बस ठीक है, हमारे काम पूरा हो गया, इसको मारो. फाइनल लास्ट मैच ऑफ PMGO तुर्की फाइनल्स, जो कि पूरा क्योस होगा. बहुत ही टंटना वाला सीन हो, टंटना वाला सीन होगा. लेट्स सी कौन से ऐसे नाम होते हैं जो कि निकल के आते हैं आहू करते. लेट्स सी बॉयज, 5 टीमों ने जाना, 5 टीमों में बस 5 टीमों में. PMGO तुर्की, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा. देखने के लिए जुड़े रहें आप उनके साथ. Yine ayrı düşeceğiz Skat'ım be. 20 gün be. 20 gün. 20 gün tamam, kabul edilir. Haziran başında PMGO turnuvasıyla tekrardan birlikteyiz. Sahalardayız, yenilen sahalardayız, Evet. ama o PMGO turnuvasında hangi takımları anlatacağız acaba? İşte bunun cevaplarını bu maçın sonrasında yaklaşık yarım saat sonra alacağız. En çok hak eden gitsin diyelim. Şimdiden ülkemizi orada temsil edecekler. Kolay bir turnuva olmayacak. Sisteminden ötürü gerçekten çok zor bir turnuva olacak. İnşallah gidenler de orada bizi güzelce temsil ederler. Son dönemlerde o hani ışıltılı günlerimize geri döndük aslında. 2 tane dünya ikinciliğiyle beraber artık PMGO dediğimiz turnuvalar bizi çok zorlamamalı. Çünkü şöyle bir durumda var Sencer'im, artık öyle Çinmiş, işte Kore'ymiş, ondan sonra Japonya'ymış, o tarz takımlar da yok. Yani burada biraz daha PMGO bölgeleri olacak. İşte Güney Amerika, Kuzey Amerika'dan takımlar gelecek. EECA dediğimiz bölgeden takımlar gelecek ki orada da Aurora Smash çalıştırarak şampiyon oldu. Onun dışında MENA bölgesinden takımlar gelecek. Türkiye'den takımlar gelecek. Aslında gayet söz sahibi olabileceğimiz bir lobi olduğunu düşünmekteyim. 32 takımla başlayacak bir turnuva. AVB grubuna bölünecekler. वो सब अपलोड करते टाइम को भी टीम को टैग किया. ब्रो टीम को टैग करता हूँ यार, टीम को टैग करता हूँ. हन्नो शेयर ही नहीं करते यार. मैं करता हूँ टैग ब्रो. वहाँ कैप्शन में टैग नहीं करता, वो वैसे टैग कर देता हूँ. साइड पे पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, सारे टैग शो हो जाते हैं. Bir survival aşaması oynayacaklar. Yine bir 6 karşılaşmalık. Her grubun son ikisinde kalan takımlar, 15 ve 16. sırada kalan takımlar evlerine dönecekler. O hayatta kalma aşamasından da toplamda 4 tane takım finale çıkacak ve 16 takımlık bir final olacak orası. Valzi'den de bu arada güzel bir el freni show izledik. Kapanışa özel, son Miramar'a özel. Ya Skat'ım, formatı bizler için ağzına sağlık aktardın, ama şimdi bu tarz böyle yeni turnuvalarda farklı formatları tekte dinleyerek algılayabilmek çok mümkün değil gibi geliyor bana. Videosunu yaparım. Aynen, onun bir videosunu yapmanı ben de talep edeceğim. Görsellerle birlikte destekleyip daha net açıklayıcı olabilir. Ama burada bence en önemli nokta PMGO turnuvası için gidip oraya katılıp bir günde elenme, Türkiye'ye geri gelme durumunun olması.
İşte yani वो इस सारी जगह पोस्टर maalesef लगा दी हैं işte bir yandan बस मैंने क्लिक करना है और सारी पोस्टर टन टना हो zaten जाएंगी iyi टन iyi टना sonuçlarla giden takımlar क्योंकि konuşacağım. मैचेस के Kısa फोकस में iyi sonuçlar alıp giden takımlar होना नहीं için चाहिए konuşacağım. İlk aşamada diyelim ki Allah göstermesin elendiler. İlk yani son 16'ya yani क्या बात है नेपाल वाले नेपाल की टीम ने वो मेरा वो फॉलो कर लिया şampiyonası वो puanı कर da दिया aldı. क्या कह रहा हूँ फॉलो कह रहा हूँ Sadece ilk 16'ya puan var. वो कर लिया Çok मुझे önemli olacak. Ama şunu da एक्सेप्ट कर söyleyelim, लिया bu क्या turnuvaya बात है gidecek. क्या बात है Çok ciddi bir avantajla o turnuvaya gidecek. Yani böyle en kötü ihtimalle birinci bitiren takım burada şu anda mesela Ulf Esports'tu. Diyelim ki Ulf Esports birinci bitirdi. Gitti Endonezya'ya. Endonezya'da en kötü ihtimalle top 8 içerisinde kalsa bile gidiyor. Evet. Ve aslında Ulf Esports için de ya da işte burada şampiyon olan takım için de Nereye orada gidiyor? top 8 zor değil, World Cup'a gidiyor. लेकिन दूसरी बड़ी बड़ी टीम में नहीं करते छोटी छोटी वाली कर देते छोटी छोटी Ve sene ortası. हम भी छोटे ही हैं ना जब यार जब मैं मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे ना Kılavuzu olarak जब मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे ना Evet, तब ना gerçekten öyle. आहो होगा सीन Bölgesel olarak लेकिन da वहां तक आहो होने के लिए ना बड़ा टाइम लगना यार मुझे düşeceği etkinlikler. कोई ना जटा करांगे जटा Esports'tan करांगे rol चलो alıp यार şova kalktı. Bu arada फेसबुक şunu टिकटॉक söylemek istiyorum. यूट्यूब Topluluk MVP'si için इंस्टाग्राम हर जगह पोस्ट लगा दिया है स्केड्यूल पे जैसे ही टीम ब्लैक मरेगी हमने zaten dilemiş. पोस्ट कर देनी है Kaza टीम geçirdi. O kazanın neticesinde oynayacak mı oynamayacak mı hatta takımından Leşin ULF diye bir चैंपियन açıklama बन चुकी है geldikten sonra उन्होंने रैंकिंग ही रिमूव कर दी है यार oynayacak ve bugün Black Esports What harikalar the heck yapıyor. bro Ben bugün kendisine şöyle bir şey demiştim yani belki de kariyerin için en önemli turnuvalardan en önemli günlerden bir tanesinde böyle bir şey olması çok üzücü. Vardır her şeyde bir hayır demiştim. İşte hayırlısı Ya oldu. ben de çok yaptığının değerli olduğunu düşünüyorum ama bunu Rolex özeline çok indirgemenin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. अब Çünkü फुल Black फोकस है Esports मैं देखना है एक एक takım मोमेंट olarak एक bütün एक क्लच genç एक एक सेकंड arkadaşlarımızdan bence çok güzel verim aldı. Verim almamış olsa zaten tek kişinin bireysel यार performansı रैंकिंग रिमूव कर दी लेकिन कोई ना yükselemez, ilk beşin içerisinde हम एक bulunamaz. दफा ना वो कर Bir de लेते हैं ben şunu düşünüyorum Skat'ım. Biz bu büyük final aşamasının büyük bir bölümünde İda ve Fut'un muhtemelen क्या कर लेते हैं liderliğiyle, वैसे takımın birinin हमने liderliğiyle करना biz क्या वैसे biteceğini düşünüyorduk. Çok iyi oyunları vardı. Ulf Esports, Regnum Karya'nın bile altındaydı. 10. sırada falan ilk günü kapatmışlardı diye hatırlıyorum. Ve Ulf Esports'un sonrasında 150 puanı geçmesi, arka arkaya aldığı galibiyetler, iyi oyunlar. Evet, Ulf bunu yapacak potansiyelde bir takım. Bunu yapmasını biz zaten bekliyorduk ama yine de bunu yaptıkları için ben çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Blake'in de yaptığı çok değerli ama ben oyumu kaptan Catch'ten yana kullandım. Ya katılırım kesinlikle. Ben sadece ekstralardan dolayı Tabii, hani tabii. Ya sıkıntılar yoksa yaşadı ya falan filan. tabii Rolex de bu turnuvanın yıldızı. सारा कुछ साइड पे रख दिया है सारा kesinlikle कुछ yıldızı. Bu kadar güzel टॉप bir वाले फिर से turnuva टॉप var. कैसे अगर Yani 40 ECA से öyleydi. खेलती Bu arada टॉप bir करते yakınlaşma ब्रो var. 40 नहीं खेल Aldı. सकती थी ECA से Road Salvation'a gitmiş olduğu ओके रोडो से QA की फाइट यार इस मैच के तो पॉइंट टेबल दिखा दो Sol'un da skor हमें garantisi ये तो बताओ geldi. कौन सी टीम में लाइव हैं कौन सी नहीं ना टोटल ओवरऑल दिखाओ Aslında iki skorla नो रैंकिंग्स ही रिमूव कर दी हैं Ya आई एम toplam फाइन etkisi ब्रो aslında मैच पे फोकस करने दो प्लीज मैच पे फोकस करने दो çok önemli değil. Değil, biraz daha o bağ kurmak Ya. önemli Aynen diye öyle. düşünüyorum. Hikaye हत्यारा içinde क्या biraz नेम है Aynen. bir यार kılıç हत्यारा atılmıştır, नेपाल bir की şey टीम का olmuştur, नेम है bir ना slot alınmıştır. Oyununuzu istediğiniz मनसब्रू ülkeye का यार verebilirsiniz diye मनसब्रू का tekrardan hatırlatmış olalım değerli izleyenlerimize. Ulf Esports için de bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi bu Ulf turnuvanın- parantezi geliyor Ulf Skat'im oradan. parantezi geliyor. Özellikle ve özellikle eleştirileri çok erken yapanlar için geliyor bu parantez. Şimdi Kalse ile turnuva başladı. İşte Solus iyiydi, dünya ikincisi olundu falan filan eleştiriler. Yani şimdi herkesi mutlu edemezsiniz. Bu bariz. Ama günün sonunda geçtiğimiz yıl dünya रैंकिंग अभी लगा लेते हैं मसला ही नहीं है रैंकिंग अभी लगा लेते हैं sonra ये रैंकिंग छुपाएगी हम रैंकिंग अभी दे देते हैं gerek var mıydı konuları konuşulmaya başlandı. Sonra ne oldu? Kalse 7 ये Daha रैंकिंग fazla है galibiyeti var. Demek इसकी ki पिक्चर लेंगे एक प्यारी सी Fest करके üst sırada Selim 16. इसकी पिक्चर लेंगे 7. Regnum Kare 8'e इसको çıkmış ama कॉपी galibiyet करेंगे Regnum इसको Kare'ye सेव gidecek mi? करेंगे इसको ये Tartışılır. करेंगे इसको लाइव करेंगे Bakalım. इसको इधर finale करेंगे geçtiğimizde Solus इसको son यस dakika मैच önemli करेंगे bir इसको aldı. इधर आएंगे Herkes इधर şöyle bir जाएंगे gidişat और varken özellikle ये Türkiye'de, पेश कर yani देंगे Kalse अब ile बताओ oynanan यार ilk aşama. रैंकिंग अपने Zaten पास है finale gelindi. ठीक है Neden ना Solus forma giyiyor? İşte bakın çok ये güzel लो cevaplar veriliyor. Erken konuşmamak मेरे lazım होते आप लोगों ने arkadaşlar. टेंशन Özellikle क्यों sizden. लेनी है यार Ben çok uyarımı yaptım herkese. समझ रहे हो Erken konuşuyorsunuz diye. Dünya
dünya ikincisi bizleri şaşırtmıyor. Onu söylemek चलो lazım. फोकस. Grup aşamasında çıktılar, buraya geldiler. PMLC अच्छा कौन सी टीम अभी मरी है बॉयज, कौन सी टीम अभी मरी है? başardılar. Ve işin sonunda da yine burada farklı oyuncularla bir tarafta Kalse'yi oynattılar, bir tarafta Solus'u oynattılar. İki oyuncudan da nasıl verim वो तुर्की में स्मैश रूल क्यों नहीं है? अपनी मर्जी होती है, उस रीजन ने नहीं रखा हुआ। जल्दी हो जाए, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे। जज़ाक अल्लाह ब्रो, लव यू बैकअप 505 ब्रो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। Sevgili yargıç Tony ve Can Şehmus Endonezya'ya gidecek olan takımları genel कब sıralamaları आएगा hepimize पाकिस्तान? gösteriyor. क्या आएगा Şu पाकिस्तान anda कहाँ hava पे? yardım paketi कब az आएगा önce पाकिस्तान? ekranlardaydı. पाकिस्तान EECA रीजन नहीं खेल सकता, पाकिस्तान साउथ एशिया रीजन में है ब्रो। Genel या sıralamaya फोकस dair करो, चैट छोड़ो, tek फोकस bir करो, şey मैच var. पे फोकस करो, मुझे भी देखना है। कौन सी टीम मरी है मुझे ये बताओ। çekse Endonezya'ya gidecek. टीम कौन सी Hatta मरी büyük है? ihtimalle lider इतना bitirebilir. तो बहन से Potansiyeli दो हमने çok yüksek. EECA रीजन ही Ama फोकस से inan देखा, जितना 3, हमें 4, तुर्की 5, देखने 6, को 7 मिल रहा है, चाहे हमारी वहाँ पे कोई hiçbir şey टीम है भी नहीं है, söyleyemiyorum. लेकिन स्टिल देखने को मिल रहा है। Çok बहुत yakın मजे का puanlar रीजन था। birbirine, çok yakın puanlar. Yani tekrardan söyleyeyim o zaman puanları. Yani çok yakın olduğunu biliyorum. İstersen sürpriz olsun. Yo şöyle en son paylaşılan puan durumu olarak Esports 160 puanla liderdi. İkinci sırada Black Esports 142 idi. IDA 131 इंशाल्लाह ब्रो, इंशाल्लाह जरूर। puan. रोड मरिया ओके। याद रखो ना, साथ साथ याद रखना, मैच की रैंकिंग रिमूव कर दिए यार। 100 रुपए की प्रोडक्शन है, सिंगल मैच की पॉइंट तो दिखाए ना। Sırada Kara Esports 100 puanla 9. sırada. वो कह रहा है क्यू यू एलिमिनेट हुई है, एक कह रहा है रोड एलिमिनेट हुई है। 15 टीमें अभी भी लॉबी में है, 2 टीमें एलिमिनेट कैसे होगी? Ama kimsenin de puan almaması lazım onların üzerinde. Aynen Yani öyle. 5, 6, 7'de bulunan takımlar 3-5 puan tırtıklasa 16 skorlu galibiyete değil 20 skorlu galibiyete ihtiyaçları यार olacak. SLB FUT ये 2 टीमें मरे, S2G फास्ट मरे, रैंगम 15 22 17 किसका चिकन करे, ULF का टायर पंचर हो जाए, Selibon alan merkezi ब्लैक के 2 बंदे गिर के नॉक हो जाए, içerisine फिर aslında जाके RG के paylaşacaklar ve İDA'nın ben pozisyonunu चांसेस है कि वो क्वालिफाई हो जाए। avantajları olacak. Kara Esports İDA'nın tuttuğu tepenin yamaçlarına şu an için geldi. हेलो ULF चढ़ गया घाटी के ऊपर, यहाँ से ना जोन जाना है कहीं पे और ना इन्होंने हिलना है। Evet şu anda bakalım. Ya bundan sonraki alan birazcık belirleyici olacak. Tam böyle PK'da ortalığı ölç, biç, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan. हमारे रीजन के मैच 14 मई को, यार अभी के लिए ना क्वेश्चन करो भाई, हाथ जोड़ लो मेरे, ना क्वेश्चन करो, मैच पे फोकस करने दो यार, सबर करो। वो रैंगम मार रही है, रैंगम मार रही है, रैंगम ने 1 किल किया। क्वेश्चन सुन लो मेरे, रैंगम ने टॉप 5, ये तुर्की चल रहा है, 5 टीमों ने क्वालिफाई होना है। पाकिस्तानी टीम PMGO साउथ एशिया 14 से स्टार्ट है, 14, 15, 16, 17 पाकिस्तान जो टीम्स रहने वाली हैं उन्होंने लाहौर 11 तारीख लाइक आ जाना है। सिटिंग 1000+ है, स्मैश रूल का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और इसके अलावा कोई सवाल ना करे, मैं पहले बता रहा हूँ। अब मुझे मैच देखने दो। अरे लोगजी क्या टूट गए ये यार मुहब्बता वाले, टूट गया ने वीजा ते पै गया ने जुदाइयां। Legend neydini gönderdi. Gumball arka taraftan girdi içeriye doğru ve Silas'ın skor garantisini aldılar. बस यार, 2 oyuncu kaldı. मैं नहीं Bir जीना tane हूँ, için मैं नहीं जीना turnuvanın हूँ sonu artık çok yakın. Lucky Owner'ı düşürdü. ब्रो, मैं Bozer'ın नहीं जीना, garantisini मैंने Emre नहीं aldı. जीना Kara यार, Spor मैं नहीं जीना। Karadan ilk skor puanını çıkarttı. Full girdi kulübenin içerisine. Bir ara X'ten Lucky'nin garantisini takıma kazandırıyor. Road Salvation 5. skor puanını buldu ama çok geç gelen skorlar. Asgard'da da Simple K2K oyuncusu karşısında yerde kaldı. Yine alt sıraları ilgilendiren bu mücadeleler, üst sıradaki bulunan kritik potalar için çok da önemli savaşlar izlemiyoruz henüz. Aynen öyle. Yani Asgard için aslında bir nebze önemli olabilir. Belki hani sıralama olarak dediğimiz gibi tabii ki ilk 5 yapmaları Bütün inanılmaz herkes için zor. orası öyle de. Evet. Hani ilk 5 potasını Endonezya bileti kısmını Ya. çok ilgilendiren savaşlar olmadığını belirtelim. Yine o kritik potadaki takımların oyun sonu yapacağını göreceğiz. Nice one ya. Hartman Berry'i de yakaladı. Q7'de yakalanacak Hartman tarafından. Bir RX kadrosu turnuvaya veda ediyor ve Hartman'le birlikte Road Salvation 8 skora kadar yükseldi. Evet, elenen takımların tekrardan eline emeğine sağlık diyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik edelim.
Bu turnuvada olmadı belki ama sezonun ikinci yarısı çok daha iyi bir şekilde hazırlanacaklarına güvenimiz tam. Ay. Tabii ki bu saatten sonra işler dünya şampiyonası açısından bu takımlar adına zor olacak ama imkansız değil. Bu da ne demek oluyor Sencer'im? İlk turnuvaları kaçırdın, yani main event'i ve World Cup'ı kaçırdın diyelim ki. Ama sezonun ikinci yarısında bölgesel finalleri şampiyon olup bir de PMGO'ya gidip şampiyon olursan puan farkı atarak dünya şampiyonasına bile gidebiliyorsun. Çünkü sezonun ikinci yarısı puanlar 2'ye katlanacak. S2G Esports'ta hamsici ekranlarda. S2G'nin de yine kritik bir potada olduğunu biliyoruz. Tepeye doğru bütün oyuncular bu tepenin yamaçlarına doğru pozisyonlarını aldılar. Asgard, Akron'la birlikte Wilsey'nin ve Yekta'nın da garantisi şimdi onlara yazıldı. En kuzeyde K2K'den skorları topladılar. Foot o pozisyona çok yakın. En kuzeyde K2K Asgard savaşına Foot da çok yakın. Regnum Kari oyuncularının hemen tepesinde Ulf Esports'tan gelen nade'ler var. Scarface Wild'ı düşürdü. Marso tek ön bölüme doğru koşuya başladı. Ulf oyuncuları Marso'nun üzerine doğru gitmek isteyecekler. Regnum Kari için bu turnuvanın sonu yakın gibi gözüküyor Skat'ım. Evet, gerçekten öyle. Marso'nun da artık üzerine gidip son skoru almaya çalışacaklar. Bir diğer taraftan da tabii ki ring içerisine bakmaya devam ediyorlar. Orada Marso'nun denemeleri vardı ve etraftan gelen mermiler Maniac'tan mı geldi diye bakıyorum. ULF मार गया नाइस वन। Hatta Yusef'ten ULF Black का भाई बड़ा तगड़ा मैच होगा। Üzerine gidenler var. Kara Esports S3'ün üzerine doğru gitti. Solkay CEO'yu yere çekmeyi başardı. CEO'nun skor garantisi gelecek. Kara Esports 2 oyuncu kaldı. S2G'den de bir skor almayı başardılar. Bakalım kalan S2G oyuncularına karşı 2 kişilik bir savunma yapabilecek mi burada Kara Esports oyuncuları? Solkay yan tarafa doğru geçti. Bir nade denemesi vardı ama içeriye girer girmez Solkay'ın skor garantisi Real tarafından çekildi. Lewis görmediğimiz noktada yerde. Real artık tek başına kaldı. Bu puanlar bakalım S2G'ye yetecek mi? İnanılmaz, inanılmaz. S2G çok kritik bir potada kalmıştı. Şu anda Rolex'in Kisu'yu yakaladığını görüyoruz. Alt tarafta Foot oyuncuları hala ayakta. Foot'un 4 oyuncusunun da ayakta olduğu bu mücadelede S2G eğer erken havlu atarsa sıralamadan puanları alamazsa ilk 5 dışında kalabilir. Real çok az canı var. Sis bombası içerisinde ve Kamikaze Real'ı yakalıyor. Kara Esports içinde PMGO yolculuğu burada noktalanıyor. Evet, yani çok söyleyecek çok ब्लैक और ULF का टक्कर का मुकाबला होगा टक्कर का। Büyük sürpriz. Net favoriler arasındaydı. Ben yargıç Tony'ye şöyle bir şey söylemiştim. İçimde bir his var. Herkesin şaşıracağı bir takım finallere kalamayacak. Daha doğrusu ULF second knock. ULF alive है ना baby boys? Dokunma. Sveş'i yakaladı bu arada. Tornado Sveş'in skor garantisini alırken Rita Kane'i düşürdü. Foot Esports içinde. भाई ULF alive है ना baby? Gelebilir. En kuzeyde sıkıntılı anlar yaşayabilirler. Asgard oyuncular yine o bölgeye çok yakın. En batıda Mumya'nın diğer takımlara göre çok daha izole kaldı. Karagöz abi bad scene हो गया। 4 oyuncusu ayakta Fest'in. Sadece bir skorları var ama şu an için yaşamaları çok daha kritik. कौन-कौन सी टीम मरी है अभी तक? अभी तक कौन-कौन सी टीम मरी है? Oyun sonuna kalmaları çok daha kritik. Yani muhtemelen şimdi şöyle bir durum var. Selibon bir oyuncu kaybetti. S2G 2 oyuncu kaybetti. Fest 4 oyuncu bir skorla yoluna devam ediyor. Yani karşılaşmanın kalanında 3-5 skor daha ya da işte 3-5 puan daha toparlasalar kendileri için herhangi bir problem olmadan güle oynaya gidecekler Endonezya'ya. Yani Sürprizler var. Sürprizler var. Okey, yani Karan'ın var. Kimleri bekliyorduk ilk 5'te? Kara'yı, Regnum Kare'yi bekliyorduk. Onlar olamadı. Şu anda emin adımlarla Black Esports zaten garantiledi. Bir önceki analiz masasında puanı gördük. Bir de üzerine Fast Esports da aynı şekilde. नहीं अभी के लिए कौन-कौन क्वालिफाई हो रही है मुझे ये बताओ जरा। ब्लैक हो रही है, आईडीए हो रही है और genç yaşlarında ये ULF barındırmalarına rağmen çok iyi bir turnuva geçirdiler ve ülkemizi de Endonezya'da güzel bir şekilde temsil etmeye çalışacaklar. Tabii ki hala bazı ekipler için bu kesinleşmiş değil. O yüzden erken de konuşmamak gerekiyor. Hardof'un canı biraz azdı. Canını basmayı başardı. Yan tarafına doğru denemeler var. Selivon'a doğru yakın durmaya devam ediyor Fes tarafı. Bakalım az sonra karşılaşacaklar mı?
Bir sonraki güvenli alan nereye doğru gelecek? Fast oyuncuları tepeye doğru, Black oyuncularına doğru iyice yaklaştı. Darkin Hardman'i bitirdi. Aşağı tarafa doğru nade'lerini göndermeye Fast devam के भी लगने ediyor. लगे हैं। Rolex Yusuf bu arada Tornado'yu düşürdü. Yeni gelen güvenli alan kuzeye doğru çekti. Black Esports oyuncuları Rek Fast'ten Kara sniper olarak BRS toplamaya QU başladılar. Esport okey. Ardox bitirilmiş durumda. Tornado yerde. Ripboy ve Dokunma ikilisi ayakta kalmaya Fast गई çalışıyor. fast Dar गई। pozisyonda, zor pozisyonda. Ripboy çok az canı var. ओए होए होए भाई दिक्कत हो जाएगी अगर फास्ट नॉक होगी तो SLB अच्छा मैच करके लो ओए होए Rolex'ten yine kritik puanlar. यार kritik बैंस की skorlar दिनों कम geliyor. से कम सोलो मैच का तो पॉइंट दिखाओ ना गुस्सा देखो बैंस की कितना आया हुआ ब्लैक वालों को Festi Sports bakalım ilk 5 içerisinde 7 kill हो kalabilecek चुके हैं mi? 7 Onlar kill için inanılmaz stresli bir bekleyiş S2G ya. alan dışı. S2G alan dışı. Black alan फास्ट dışı. Scott S2G भी evet. मर गई है Foot yine alana biraz yakın. फास्ट Genel S2G sıralama şu an सेल्वियन benim beynimde FUT के tamamen बिटिंग karışmış durumda, bitmiş durumda. Daha maç bitmeden या maç फास्ट के bitsin de analiz 126 masası पॉइंट है gelsin ना diye bekliyorum. Hangi 5 ये takım बताओ मुझे Endonezya'ya gidecek? Büyük heyecan devam ediyor. 10 dakika sonra 3 haftalık emeğin karşılığını alacak bazı takımlar. Bazı takımlar ise कारा maalesef के bugünü ब्लैक के yoksa sonrası 147 हो गए अभी Ve के लिए önümüzdeki ayları diyelim boş bir şekilde kapatacaklar. Kamikaze'yi görüyoruz. S2G Sports'ta 2 tane skor var. Bakalım. ब्लैक को चिकन चाहिए ब्लैक को चिकन नहीं चाहिए यार पागल तो नहीं हुए हो पहले में से मैं आईडीए का वो रोस्टर चैंपियन बनाया अब यूएलएफ का बनाया है वो अब आप लोग कह रहे ब्लैक चैंपियन बनेगी Bunu göreceğiz. Kritik bir bekleyiş tabii ki FES tarafında var. Onlar पॉइंट टेबल नहीं शो कर रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं यार कम से कम सोलो मैच का पॉइंट टेबल दिखा दें yakındı birbirine. ओए होए 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 Bakalım neler olacak? Birazcık sakinlik hakim. 149 यस 149 हो गए हैं ब्लैक के 10 takım 29 oyuncu yolumuza devam ediyor. एसएलबी के 3 मैन है ठीक है 3 मैन कितना को कर लेंगे लेकिन इनको चाहिए भी चार फास्ट वालों ने कुछ किया फास्ट वालों ने कोई किल था İnanılmaz. बस फास्ट वालों को कोई किल था güvenli alanı bekliyoruz. Bütün takım taraftarları şu anda यार फास्ट वालों का किल था कोई बताओ ना यार फास्ट वाली फाइट Selibon taraftarları aynı şekilde नहीं दिखा रहे यार ortada olan takım taraftarları फास्ट वालों का आई थिंक एक किल था 127 पॉइंट है उनके Selibon bu arada ortada durmaya devam ediyor. एसओजी 2 मैन लाइव विद 2 किल्स एसएलबी 3 मैन लाइव एफयूटी 4 मैन लाइव ओए होए 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 Savunmayı doğru yapıp rakiplerini püskürtebilirse Selibon tarafı bu karşılaşmadan iyi puan alabilirler. ऐसे भी कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है बैंच और कितनी मैं छंगरा करूं 2 दफा में से वो पोस्टर बनवा लिया है और तीसरा अभी भी कह रहे हो भाई ये नहीं मैं ब्लैक का बनाऊंगा फिर कहोगे नहीं नीचे से एस्ट्रोजी उठ के आगे उसका चैंपियन का पोस्टर बनाओ मेहनत कराओ मेरे से मजदूरी तो ना करवाओ ना Bekle 10 dakikası bile yok artık. Aa bir dakika ben soruna Bekle 10 cevap dakikası verdim. bile yok मर artık. जा यार Akron ब्लैक yakaladı, मर bir जा dakika ब्लैक Akron. मर जा ब्लैक मर जा ब्लैक काले मर जा एक किल था फास्ट का बट ठीक है 127 पॉइंट है हैश 4 पे Hemen yan çiziyor soruya. Bunu verirdim ama bir önceki maçta verirdim. S2G के 2 पॉइंट अभी किसी ने बताया S2G के 128 हैं ठीक है अभी हमारी जो Bu arada Scott लेवल पॉइंट है ना लेवल सबके निकलेंगे वो है 127 ठीक है ना Evet. 127 पॉइंट से जो ऊपर जाएगा वो क्वालिफाई हो सकता है तब फिर टीमें पीछे आती जाएंगी ठीक है K2 फारग है हमारे ASG भी फारग है yak yerde. ब्लैक के 2 मैन रह गए हैं एक बाद 2 मैन 2 रह गए हैं भाई ये भी मर जाए ना है स्वाद आ जाए Black Esports'un ULF का सोलो बंदा lazım. Yeni bir bölge bulması lazım. Tüm bunlar olurken de Selibon'un sakin alan ortasında ULF का सोलो बंदा है işleri tamamen değiştirir. Hocam Black için de yani ओ burada भाई ये olabilir क्या हो mesela. गया ULF Büyük ihtimalle Oo, hayırlı ये तो 11 पॉइंट रह गए हैं पीछे oldukları için सोलो बंदा कितना को कर लेगा Maçlarda o galibiyet alındı ya son galibiyet. Evet. O zaman ओए होए 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 uçak bileti bakılıyordu. Keç Rolex'i düşürdü. Bu arada Yusuf o da Sveş'ini yakalıyor. शुक्र है ब्लैक गई लेट्स गो चैंपियन और रुको जरा हिसाब लगा लो जज्बाती नहीं होना जज्बाती नहीं होना 134 आए हैं İçerisinde bulundular. हाँ ठीक है ULF ही चैंपियन बनी उसने वही इशारा डाल दिया उसने कहा ऐसे भैया पोस्ट करो टेंशन नहीं है खुले आम पोस्ट करो Sunum masasından वो biz de कह रहा selam है yapıyoruz. खुले आम Keç, पोस्ट her करो yerden कर दिया खुले आम पोस्ट कर दिया ब्रो खुले आम पोस्ट कर दिया हर जगह पोस्ट कर दी हर जगह पोस्ट कर दिया ओहो Dans ediyorlardı. Şimdi tek başına kaldı. हर जगह सारे सोशल पे पोस्ट कर दिया ब्रो Göndermiş oldu Keç. Gerçekten helal olsun. Dünya ikincisi. होगी हर जगह पोस्ट हो गया Vermek yok.
आपका भाई फुल ऑन टॉप टपाटप चल रहा है, फुल ऑन टॉप टपाटप। rahat bir şekilde geçerek PMGO'ya doğru gidiyorlar. Evet ilk आसफ भाई से तेज आहो, ये स्ट्रीम वाले भी नहीं है। gayet iyiydi. Bocalasalar da düzeltmeyi başardılar. दन 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 दन। Bilmek de profesyonelliğin en baş gereksinimlerinden biridir. Hocam S2G çıkabilecek mi bakalım ilk Tın 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 tara çıldı gel। Aldı garantiyi. Clutch yaklaşıyor bu bölgeye doğru. Swain meydanı gönderdi. हर सारे सोशल में आप जो मर्जी मरे जीते। आपके भाई ने पोस्ट बनाई थी, वो पोस्ट आया नहीं। ओके यार, अभी भी एस्ट्रोजी के चांस है बाहर अंदर होने के, ठीक है ना। गिली चुम्मी ब्लैक है भाई, ब्लैक के लिए गिली चुम्मी नहीं, टाइसन भाई के लिए गिली चुम्मी दे रहा था। क्या था टाइसन भैया पोस्ट करो। Ben orada acaba hamsicim bakıyor diyecektim ve 3 पॉइंट है ना एस्ट्रोजी के, और एक प्लेस में 4 पॉइंट है। 130 पॉइंट है एस्ट्रोजी के। एफयूटी ये लाइव है। ओए उठा ला उस भाई को, उठा ला। İnanılmaz. Oy. 3 puan alabildi S2G son karşılaşmada. Şu anda rakipleri Selibon FUT गई। yakın. Foot hala SLB लाइव है, SLB FUT गई। yakaladı. En alt sırada bulunan X-Viper. Belki de Foot'un bu SLB रह गई है बस। son isim Swain. Onun da üzerine SLB लाइव है, ये मर गया है। Swain 2-1 pozisyon. Swain 2-1 pozisyon. ब्रो नहीं हो, अगर ये 1v2 कर गया यहाँ पे, अगर ये 1v2 कर गया यहाँ पे, Yükseklik avantajı Gumball'da. अब क्या फायदा बहन की तो, Swain bakalım ikinci वो ismini नहीं bulabilecek फायदा mi? है। Swain. 6 पॉइंट हो गए इनके FUT वालों के, 6 पॉइंट। 119 125 हो गए हैं। ओ भाई साहब, सोलो बंदा नहीं। SLB का लाइव है, ठीक है। SLB के 3 मैन लाइव है। 3 puan. Foot hala ayakta. Sıralama puanlarına da gidecekler. Oyun sonunda şunu demiştik Scott. नहीं, Belki de en alt sırada 126 हो गए हैं, नहीं 125 हो गए हैं FUT के, Foot ve S2G'ye çok और ciddi 123 hasarlar verdi. रुको। artık gerçekten bir de şöyle bir durum da var. टोटल SOG के 130 हैं, 31, ठीक है। 5 पॉइंट और चाहिए, 4-5 पॉइंट चाहिए। FUT के 2-3 पॉइंट से 130। IDA जिंदा के मर गई है। IDA जिंदा है, ठीक है, IDA जिंदा। तो मतलब IDA ब्लैक और ULF तो क्वालिफाई है। SLB के लग गए हैं, SLB के लग गए हैं ब्रो, लग गए हैं गे। अब FUT है, अब FUT है, अब FUT। क्यों मार गया? ठीक है, 16 पे से बंदा मार गया, 2 बंदे मार गया गाड़ी से। Çok ciddi hasar aldı üzerine. Oy. isim oldu. Idea आ गया। Selibon ayakta tutuyor. İda geldi diğer taraftan. Geliyorlar. İda geldi diğer taraftan. Merciless. Yani Merciless acayip bir pozisyon oynadı tek başına. 2 skor kazandırdı takımına ama yetecek mi bakalım? Senfoni takım arkadaşının yanına doğru geldi. ULF गई, अच्छा ULF का तरह नहीं, वो चैंपियन बन Buraya गए। doğru bomba denemeleri var. Darkin'den başarılı bir şekilde atabilirse Selibon için bu यार अगर IDA ने चिकन निकाल लिया अच्छे की तेरी, अगर IDA ने चिकन निकाल लिया Şimdi diğer taraftan İda Esports oyuncuları 20 kills के साथ, हुई चेक करो, नेडिंग चेक करो। ciddi bir hasar çıkartmadı. गया SLB गया, SLB यू आर गिव, बच गया। Selibon oyuncuları çok şanslı. Merciless çok şanslı. FUT का अभी भी अलाइव है, FUT का अभी भी अलाइव है। Geldi ama hala ayakta Merciless. inanılmaz gerçekten. 4 और 4 ये है, 9 4 कितने होते हैं? 13 13 10 23। नहीं ये नहीं चैंपियन बन सकती। #2 आ सकती हैं आइडिया वाले, #3 #1 नहीं आ सकते। उसने रेफ दे दिया, अगर ये 2v4 निकाल गए SLB वाले। Bu kez Merciless yakalayan taraf oldu. नॉक कर गया K2K वाले ने नॉक कवर दे दिया उसे। 30 saniye sonra kapanmaya başlayacak. Sarp garantiyi aldı. वो फिनिश कर दिया, रैप दे सकता है SLB पे, रैप दे सकता है और जोन भी जा सकता है। FUT ने नॉक किया ASG का। Takımının son kalan üyesi olarak एक और पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट हो गए, 127 पॉइंट हो गए। अरे ये FUT बाहर हो गई है, 127 पॉइंट। अब मेनली SLB के चांस है, वो क्वालिफाई हो सकते हैं। मेनली SLB के चांस है।
Yani bu bareme en yakın takımlar. Neler oldu? अगर SLB एंड तक सरवाइव करगी तो वो क्वालिफाई हो जाएगी. SLB मर गई है. Kim çıktı, kim kaldı çok merak SLB ediyorum. मर गई है. फिर नहीं क्वालिफाई. ठीक है. यही एस्ट्रोजी फास्ट Kim यही हम çıktı? क्वालिफाई. Kim ठीक है. kaldı? Svejin takım arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Svejin takım arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Emre kaldırıldı şimdi. SLB के कितने पॉइंट थे भला? Sencer, acayip bir son. Acayip bir son. हैं boys? Acayip bir son olacak. Son 4. Kim çıktı takım, ya? 8 oyuncu. 8. güvenli alan kapanmaya devam ediyor. Upfor ve Sarp ikilisi ayakta. Upfor ve Sarp ikilisi ayakta. İyi de oyuncu. क्या मैच था यार, क्या ही मैच था. Son 4 takım, 8 oyuncu. Maçtan hemen sonra çok güzel bir sürprizimiz var değerli izleyenlerimize. Rookie Svejin'i yakaladı. Jon Snow da yerde şimdi. Rita, Jon Snow'u düşüren isim. Rookie, Mumya'nın kalan son oyuncusu. Rita'ya doğru bakıyor. Şimdi patlama hasarıyla Rookie Rita'yı yakaladı. İda'da da çok ciddi problem var ama zaten genel sıralamada iyi bir konumdalardı. Emre takımının son kalan üyesi olarak bakalım. Rookie ile bu birebir pozisyonu nasıl oynayacak? Arka tarafta Asgard'dan tek bir oyuncu Akron var. Rookie alan dışarısına çıktı. Emre'yi yakaladı. Alan çok ciddi hasar vermeye devam ediyor oyunculara. Son iki takım K2K, Mumya. बड़ा एस्ट्रोजी कंफर्म क्वालिफाई है. FUT एंड फास्ट में पॉइंट टाई होगा 127 पॉइंट का. Bakalım hangisi galibiyeti alacak. Rookie ile birlikte Sarp Okey. bir pozisyondaymış. Sarp nade'lerini göndermeye Okey, devam okey, ediyor. okey, 9. güvenli okey. alan kapanırken Miramar haritasında birazdan değerli ये तो izleyenler गलत सीन analiz हो गया ब्रो, ये तो masasında गलत सीन हो गया. Endonezya'ya gidecek olan 5 takım belli olacak. Takımlar 3 hafta boyunca mücadelelerini oynadı. Hepsinin hedefi ilk 5'ti. Ama hangi takımlar ilk 5'e girdi? İnanılmaz karışık bir tablo var şu anda. İnanın UF dışında hangi takımın çıktığını kestiremiyorum. Bir de bileği yazarım oraya. Geri kalanı kestirmek çok güç. Rookie Sarp mücadelesi devam ediyor. Jon Snow yerden kaldırıldı. Pozisyon 2'ye 1 Mumya oyuncuları lehine. Sarp şimdi rakiplerinin 2 kişi olduğunu fark etti. Atışlar geliyor. Bu arada Upfor da ayakta. 2'ye 2 bir oyun sonu izliyoruz. Rookie yerde. Şimdi K2K oyuncu avantajını ele geçirdi. Jon Snow da yakalandı. Boys क्या लगता है? Büyük finallerde kazanan K2K oluyor. Galibiyeti alarak Boys क्या onlar लगता है? kapanışı yapıyoruz. कौन सी टीम लेकर Kapanışı जाएगी? yapıyoruz. Skat'ım ağzına sağlık. Skat'ım ağzına sağlık. Ve Skat'ın önünde şu anda bir sürpriz var. Tahmin yarışmasında Mr. Right bu kez geride kaldı. Yani tahmin yarışması bir ekranlara gelsin. Öncelikle bu konuyla alakalı şunu söylemek isterim. Yapay zeka kazandı. Yani bu kadar... Tebrikler Helmeyay. Bu kadar kişi bir araya geldik. Yapay zekayı alt edemedik. Öncelikle ben bu cezayı çekerken, bu arada cezam var burada, onu da açıklayacağım. Ben bu cezayı çekerken... Bu cezaya da can kurban gibi duruyor ya. Bu nasıl ceza anlamadım ki ben. Bir dakika. Helmeye'ye ben bu cezayı çekerken ne dedim? Sizin puanınız benim puanım. Gelin burada bir birlik olalım, Helmeye'ye geçelim dedim. Benim anlamadığım... Boys क्या लगता है, क्या ही लगता है आप लोगों को? Şekerin düşmüş, maç anlattın, kek getirdiler. Arkadaşlar ben bu bir anlamadım kek. Ki. Ama kalkmama gerek yok ya. Şöyle üst tarafında acı sos olan, her tarafı acı sosa bulanmış bir kek bu. Afiyet olsun. अभी मैंने रिजल्ट्स भी बनाने हैं. Çıkar yoksa bence çok iddialı bir ceza olmayacak. Bu acı sosu ben orası bayağı acı. अभी मैंने रिजल्ट्स भी बनाने हैं. Boys क्या लगता है, फास्ट या FUT? Ben bunu नहीं होगी क्वालिफाई भाई. FUT क्वालिफाई है, फास्ट बाहर है. basmışlar içine. Sıkıntı. Afiyet olsun. Sen teklersin onu. Hadi bakayım afiyet Yok, olsun. teklemem. Ben bir ısırık alırım. Hayda sen onu ULF tekleyeceksin ब्लैक ama आईडी है. फिर izleyenlerimiz için- 5 टीम है ना, तो क्या लगता है कौन सी izleyenlerimiz टीम için क्वालिफाई sıkıntım हुई ya. है? Burada o kadar aksiyonumuz var. Tarçın yedik. Tekle. O helal sana be. Helal sana be. İşte delikanlı adam. Oo. Beğendi, bir tane daha getirin diyormuş bu. Yok. Bir şey diyeceğim. Benim kütük Diyarbakır. Hayda. Yemedi. Yapacak bir şey yok gençler. Sıkatım ne mide varmış sende. Ama hani girişi rahat oldu da. Yok. FUT के Yine पॉइंट्स de ट्राई dikkat हैं. etsen bence. Yok yani gidince şöyle eve. diyeyim. Ya spam ना Afgan करो çiğ प्लीज, köfte spam dahil. ना करो.
Afiyet olsun Skat'ım. Bir tane daha getirin be. İyi oldu. Ben uyarıyorum seni, yapma öyle. Bak girişi rahat olur. Hiçbir şey olmaz. Sonu problemli olur. Biz şey bunları yaşadık, daha önceden yaşadık Skat'ım. Neyse değerli izleyenler. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık Skat'ım. Güzel bir turnuvaydı. Keyifliydi. Güzel bir turnuvanın daha sonuna geldik. Hangi 5 takım çıktı? Kim kazandı? Kim kaybetti? Bu soruların cevabını almak için analiz masasına gidiyoruz. İyi geceler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler sunum masası. Ya sıkatıma bunlar koyar mı? Ya sıkatım onları. Adam daha şuncacık bebekken anasından Abi- emdiği süte pul biber eken çocuktu ya. Abi bu adam bu arada küçükken isota düşmüş. İsota düşmüş bu adam. Yani küçükken böyle onu bandırmışlar Bu arada- isota böyle Aynen, bandırıp bandır çıkar, bandır çıkartmışlar çıkar. ya. Evet ya. Acımacı ona koyar mı ya? Yani Scott'ımın acısı bence burada ilk 5'e giremeyenlerin acısından daha büyük değildir diye düşünüyorum. Yani İlk 5'i birazdan öğreneceğiz yapacak arkadaşlar. bir şey yok. Ne yapacağız? İçeride deli dolu şekilde takip ettik. Buyurun yönetmenim, sizi dinliyoruz. Oo, direkt ekranlara gelecek bakalım. diyor. Bakalım. MVP ekranlarımızda. Bu maçın MVP'si 4 skoruyla beraber Rookie oldu. Ya maç sonu acayip oldu. Hani çok Black Abi Champions. S2G kara fight'ı. şimdi o Ulf Esports Regnum fight'ı. evet. Ortalık bir Champion'ı karıştı. Black. West Esports Black fight'ı. Ondan sonra lootlar, taranmalar falanlar filanlar. Ortalık çok karıştı. Yani Black bayağı Champion bir yazıyor. aslında nasıl diyeyim alakasız olaydan uzak iki takımın sona kaldığı bir durum oldu. Onlar da hani ellerinden geleni yaptılar ama hani iddiaları kalmayan iki ekipti. Evet. Yani puana ihtiyacı olan takımların puan alamadığı. Selibon çok puana ucunda- ihtiyacı vardı. Yetti mi yetmedi mi birazdan Evet. öğreneceğiz ama Mumya'nın nade'lerine maruz kaldılar. Yani ucunda Swain- kalanlar. Swain takımını ipten aldı. 1 vs 3 attı orada. 2 Mercedes da denenebilir. bayağı dayandı. Evet orada. yani abi o molilerden kaçışlar olsun. Nade'leri dojluyor. Bir can tekrar Hadi nade dojlamayı rezliyor. bıraktım. O arabayla gelen arabadan iki kişiyi çekmesi bence Çok ekstraydı. Çok ekstraydı. Çok ekstraydı. Yani bilmiyorum yetti mi? Ama yani tarihe geçecek bence bir karşılaşmayı geride bıraktık. Birazdan puanlar gelecek. Biz içeride an beyan takip ettik. Her an Heyecan... hapşırabilirim. Hapşırırsam tırsmayın. Sıkıntı yok. Hazır olun. Heyecan dorukta gerçekten. Takım istatistikleri de karşımızda, galibiyet alan K2K'yi tebrik ediyoruz. Onlar da giderken sevdiklerine bir galibiyet armağan ettiler diyebiliriz. Şimdi belli olan sonuçlar var. Ulf Ya bir Esports. şey söyleyeceğim. Buyurun Şimdi abi. Offside'ı da söylemezsem oturttu içimde ya. kalır. Buyur abi. Bizi ile Rolex'i çok benzetiyorum birbirine. Benziyorlar biraz. Biraz benziyorlar abi. Bir tık benziyorlar. Bir kafa kafaya gelse şöyle ikisi. Yani çok benzettim. Evet. Neden bahsediyordum? Ulf Esports, Black Esports, hatta IDA. Bu takımlar aslında yerini az çok belli etmişti. Birincilik koltuğu gitti mi onu bilmiyorum. Keş de bize böyle bir öpücükle selam yolladı. Biz de ona bol bol öpücüklerle selam yolluyoruz. İzleyenlere öpücük armağan etti. Onların yeri garantisiydi ama S2G, Fast, Foot, Selibon bunlar sıkıntıdaydı. Bunlardan 2 tanesi adını 4. ve 5.liğe yazdırdı. Ama hangi ikisi puan tablosunu aktif olarak göremediğimiz için bilmiyoruz ama takımlar hemen hızlıca geriye sarmıştır. Puanlar, eşitlikler, bilmem neler. Ya Kimin ranking daha de fazla, kao. kimin skor puanı daha fazla, kimin sıralama puanı daha fazla. Ortalık Hesaplar bayağı çok karıştı. karıştı. Hesaplar çok karışık. Kara Esports yapamadı. Regnum Karya'da yapamadı. Onlar geçen yıl PMGC'de bizi temsil etmişlerdi ama bu Evet. yıl PMGO'da, hatta bunun devamıyla da beraber World Cup'ta bizi Cup'a da, temsil evet, edemeyecekler. veda edildi. Böyle bir durum söz konusu ama bakalım şu 2 slot, 4. ve 5.lik slotu S2G, Şey hakkında Selibon, konuşalım Fast. istersen. Şimdi 5 Foot. takımı direkt genel sıralamaya geçeyim Geç mi mi? diye. Boys 9 Geçecek घंटे होने लगे हम mi? लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं लेकिन अगर Geçecek mi? अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ ना Buyurun तो बहुत efendim. गलत बात है İzleyenlerimizi de यार. çok fazla Hem merakta birkaç bırakmayalım. bilgi daha vereceğim ben World Cup'la alakalı. Genel sıralama geliyormuş. Kesin komik bir şey gelecek ya. Genel sıralamamız ekranlarda ve genel sıralamamızda Oy, 16 takım herhangi oy, bir puan oy. alamıyor. Tamam. कितने Çok जालिम है güzel. कितने जालिम है. Bu neydi Şey şimdi? hakkında Bu neydi konuşayım. şimdi ya? World यार Cup'la क्या alakalı. Şimdi सस्पेंस beş tane क्रिएट कर takıma रहे हैं यार ये PMGO तुर्की eventini वाले ना Evet. Sayın आहू हैं yönetmenine बहुत vermek बड़े istiyoruz. आहू हैं.
şampiyonu ver. Was Hadi bakalım. okay, Ulf ULF Esports okay as we Oo. know. güzelce tamamlamış. Tebrikler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bravo, bir alkışlayalım. Ulf Esports. PMGO Türkiye bölgesel finallerini şampiyonlukla bitiren Tyson Ulf उधर Esports'a पानी ana eventte de başarılar मैंने diliyoruz. Başarılar फाल Ulf कर Esports. Çok güzel bir serüven माने izlettiler bizlere. फल कर Ve दिया लाइक 2026 मैंने फिल कर PMGO दिया लाइक Türkiye bölgesel finallerini senin de belirttiğin gibi şampiyon tamamlıyorlar. Şampiyon Ulf Esports. चलो Tebrik यार ediyoruz. दिखाओ Şimdi birazdan diğer sıralamaları da öğreneceğiz. World Cup'la alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi PMGO ana eventine bu 5 ekibimiz gidecek. Tamam Hı hı. mı? Bu 5 ekibimiz gittikten sonra orada alacağı puanlar var. Sıralamalara göre alacağı Evet. katsayıda bir puanlar var. Hı hı. Oranın puanlarıyla buranın puanları birleştiği zaman ikisinin toplamı World Cup'a en iyi 4'ü Evet, yollayacağız. evet. Zaten Yani bu PUBG Mobile 5'den Esport, birisi World Cup görmeyecek. tabii PUBG Mobile Esport TR'de zaten paylaşıldı abi puan dağılımları. Evet. Orada da görmüştür izleyicilerimiz. Özet olarak bu 5'liden bir tanesi World Cup'ı kaçıracak. O da ana eventte yapacağı performansa bağlı. Evet, orada yapacağı performans önemli ve burada aldıkları puanlar da birçok önem taşıyor diyebiliriz. İkinciyi görmek istiyorum. İkinci kim? Black mi İda mı? Black mi İda mı? Black mi İda mı? İkinci gelsin ekranlarımıza. Black Esports oluyor ve turnuvayı ikinci sırada efsanevi bir performansla son güne damga vuran bir performansla beraber ikinci tamamlıyorlar. Tebrik ederiz Black Esports'la. Onlara da bir alkış abi. Onlara da bir Evet, alkış. tebrik ederiz. Black Esports'u tebrik ederiz. Kutluyoruz. Rolex'i de başarılar. ayrıca kutluyorum Tabii. ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum kendisine. Endonezya'da bizi en iyi şekilde temsil etmelerini diliyoruz. İnşallah güzel güzel oynarlar, güzel İnşallah. güzel sıralamalar yaparlar. Çok genç bir kadro. Gururlanırız böyle onları izlerken. Hocam 3 gelsin, haydi yolla 3'ü de. 3 İda. İda geldi. 3. sırada bulunan Bravo İda İda. Espor'u Onları da tebrik onları da ediyoruz. alkışlamasak Onları onları da her kişiyi alkışlayalım. alkışladık. Hepsini alkışlayalım. İda Esports da 3. olarak tamamlıyor. Aslında bu sıralamayı az çok biliyorduk. Evet. İzleyenlerimiz de अगली buna एस्ट्रोजी katıldı. होगी शायद Karışıklık, şimdi Karışıklık, başlıyor. evet, Buraya diri, adaylar diri, kimler diri, var? ऑनलाइन था ब्रो ये Diri, ऑनलाइन था Foot var, Selibon var, Fest Fest var. var. Bu kadar. Evet Bu kadar. Bu kadar. Başka Bu bir 4 aday yok takımdan gibi. saydığım 2 tanesi Hı hı. adaya veda ediyor. Bakalım. Uzun zamandır global bir turnuva hasreti olan S2G Sports एस्ट्रोजी mu? है Yoksa ilk kez bir global arenayı tatacak Fest Imagine. Esports mu? Hem de Imagine. kampüsten gelip. Aynen öyle. Selibon olabilir. Selibon geçen yılın etkili isimlerinden Symphony'nin de liderliğinde. Hocam Yoksa yeni यार क्या kadrosuyla कर रहे हैं tekrardan एक्टिंग yine yenil, daha iyi yenil. Hı. Foot Esports mu? hadi yolla 4'ü. 4 gelsin. Oo, aynı anda geldi F2G ya. S2G ve Foot Esports. Onlar da 4. ve 5. oluyorlar. 127. Ve ilk 5 takımı buradan Endonezya'ya Bir yolculuyoruz. saniye hocam. Bir dakika. Aman Bir aman dakika, aman aman sorun aman var. aman aman aman. FUT Yok doğru FUT olduğunu वापस şüphem yok. Sorun var sadece. Aynı puan. 54 Pass sıralama, वाला 41 किधर है पास sıralama. वाला Foot daha sıralamada önde olduğu और için ये okey. डिलीट करो Hemen Winleri FUT kaç? İkişer winleri var. शेर İkisinin शेर de शेर ikişer शेर win'i हर var जगह ama शेर Foot Esports ये back sıralamada करो, daha ये fazla भी puan back aldığı करो। için Hocam bir şey Foot söyleyeyim mi? Esports aynı Usko puanla gidiyor ve Fest FUT Esports Bir için soru daha FUT çok sorabilir üzücü miyim? bir an. Selibon'un kaç इसको win'i डिलीट vardı? मारो Selibon'un kaç Yani win'i olduğu Selibon sorusu bir puan geldi. daha FUT alsaydı FUT yani FUT 54-54 शेर olsaydı kim 26. gidiyordu? Abi Eleniyordu. çok yakın. Onların da Onların अच्छा da iki. iki win'i इसको डिलीट varmış. मारो Yani şöyle diyelim. Aa, Selibon'un sıralamadan alsalardı ne olacaktı? Son maçtaki en yüksek puana bakacaklardı değil mi? öyle mi oluyor? Ya da galibiyette Hayır. en fazla puanla kaç puanla Benim galibiyet bildiğim alındı? hayatta kalma FSD, süresine FSD. bakılıyor. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. FUT इसको शेयर मारो Hayatta bildiğim kalma hayatta süresine kalma bakılıyor. diye. süresine Toplam bakılıyor. turnuva boyunca. Toplam turnuva boyunca Enteresan. hayatta kalma süresine Enteresan, bakılıyor. Yani şöyle enteresan. diyelim. Eğer Selibon bir sıralama puanı daha alsaydı तो ऐसे मतलब 54'e लाहौर 73 में yazıp ऑनलाइन इवेंट Foot'la होगा या aynı ऑफलाइन olsaydı, winleri de ऑफलाइन aynı होगा olduğu ब्रो için bu sefer hayatta kalma süresine bakılacaktı. S2G ile Foot'u alkışlayamadık. Evet, onları da Ekranlara geldi. alkışlayalım. Tebrik ederiz ediyoruz. S2G Sports'u de ve uzun Foot'u. zaman sonrasında Hı hı. böyle bir global Tebrikler. mücadeleye katılmalarını tebrik ediyorum. Ayrıca yani artık nihayet bir ortaya tekrardan çıksınlar. Aynen öyle. Ben Çıksınlar. S2G Sports'u canı İyi gönülden çalışsınlar. tebrik ediyorum. Foot Esports'u da canı gönülden tebrik ediyorum. Sway'nin alnından öpüyoruz. Evet. Son pozisyonda Oradan 1 aldı vs 2 takımı. hatta 1 vs 3 müydü tam Sven hatırlamıyorum. hakkında ilk gün röportaj yaparken şöyle demiştik. Final MVP'si hazırmış. O gelmeden evvel şunu söyleyeyim. Buyur abi. Prime dönemi Ozarok zamanından sonra Evet. bir düşüşe geçtiğini yüzüne de söylemiştim. Hı hı. Ve sonra bu turnuvada çıkış yaptığını ve o günlere yaklaştığını söylemiştim. Bence o günlere geldi.
Vallahi orada en son clutch attı. Sonra ओके da यार बॉयज Asgard'dan bir इजाज़त oyuncu दो knock यार finishledi. Önce थैंक यू günün सो मच Çok जो önemli जो ya. आया ये hocam, 4-5 günün दिन MVP'si बहुत ज़्यादा मजा Günün किया MVP'si लिटरली bence Rolex. yani bana Ha, göre अल्लाह de पाक आप istatistiksel लोगों olarak सबको Scarface de खुश olabilir. रखे Rolex ya. Her türlü Rolex. bana göre de Rolex ama bilmiyorum. İstatistiksel olarak da bence Rolex. Simple de olabilir. Bilemedim. Günün MVP'si Rolex 15 skor. 9 घंटे से 3000'e हम yakın स्ट्रीम कर रहे hasarıyla हैं beraber Rolex oluyor. Finalin MVP'si de bence Rolex. 9 घंटे Ondan पूरे emin हो değilim. गए हैं Scarface olabilir, çok vurdu. Zwolf bile olabilir. Bir ihtimal. Bir ihtimal olabilir. Olabilir. Final MVP'si geliyor mu? Hadi gelsin Final bakalım. MVP'si Poco'nun işbirliğinde. Final MVP'si Rolex'miş. Helal olsun. 37 skorla Rolex oluyor. 37 skor, 37 puan. 18 maç, Acayip maç iş. başına 2 ortalamayı Acayip görmüş. iş. Acayip iş. Rolex'ten finalin MVP'si oluyor ve takımını son gün takım arkadaşlarıyla beraber sırtlıyor diyebiliriz. Buradan takım Çok büyük etkisi yöneticilerine sesleniyorum. Bedel ödeyen arkadaşımızın karşılığını alması niyetiyle Abi duydun. sesleniyorum. Duydun. Yani bu çocuk Duydun, Rolex'e bir- yani bu çocuk yani Endonezya'ya bu takım arkadaşlarıyla beraber götürürken Helal bayrağı da elinde tuttu. Vallahi Hem helal de olsun. zor bir dönemden geçerek Evet. son güne çıktı ve son gün MVP oldu. Finalin de दोनों MVP'si रे oldu. थैंक यू Bu बहुत çocuk ब्रो prim hak etti. गुड Bence de मॉर्निंग hak etti. थैंक यू Yani मैं स्ट्रीम ऐसे hepsine बंद çok करने ayrı लगा हूँ parantez. Rolex'e ayrı parantez abi. Ya Çift maaş. hep- जो भी आ रहे हैं थैंक यू यार भाई सबका थैंक यू सोनू भाई थैंक यू गाइस थैंक यू तो सेव करता हूँ ओके यार बॉयस कल मैचेस है पाकिस्तान के ब्रैकेट नो नहीं पता ब्रो मुझे कुछ भी नहीं पता ब्रो थक गया हूँ यार ओके यार बॉयस मुझे इजाज़त दो यार इंशाल्लाह मिलते हैं अब पीएमजीओ रीजनल सारे एंड हो चुके हैं अब होगा पीएमजीओ साउथ एशिया की बारी है और ये कैमरा इसलिए बुरा आ रहा है क्योंकि मैंने लाइट वगैरह बंद की हुई है इंशाल्लाह साउथ एशिया को कवर करते हैं प्रॉपरली फुल बूम बाम तरीके से लाइक सारी चीज़ें एक